hevalên hêja û xêratên Fêrga Kurdî, îro mijara me daçekên tevgerî ne, me di astayeken di daçekan bi berfirehî dîtibû, di vê wanê de jî heke daçekek tevgerekî nîşan bide. Yani hareketek hebe dûr em ê çawa bikarbînin, em ê hînî vê bibin. Arkadaşlar 5. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Daçek konusunu daha önce görmüştük. Edat demekti. Daçek'in tevgerin ise arkadaşlar hareket bildiren edatlar demek. Tevger zaten kendisi hareket demek. Bu konu güzel bir konu ve karşılaşabileceğimiz, aslında mantıklayabileceğimiz bir konu. Böyle çok Türkçe karşılığı olmayan bir konu yine. O yüzden dikkatlice dinleyin siz de. Şimdi ilk dersimize geçelim. Hevalên hêja me di astayeke em demek xwe daçeka dîtibû. Dû de daçekeke bingehîn me dîtibû. Çibû di de. Wek mîna pisîk di pacê de ye. Ez ji vir çi fehm dikim? Pisîk di pacê de li wir sekin ye, yani tevgerek, hareketek tunê dûr de. Lê heke derbasbûnek hebe. Heke pisîk ji wê pacê derbas bû beze çawa bêjim. Pisîk di pacê re derbas dibe. Heke ez êdî bireyî çêkim vîneka, ez çi wa pê didim? Êdî hareketekê ye. Ji derva ketiye hundir, an jî ji hundir derketiye derve. Yani hareketekê êdî bide, ciyê xwe guherandiye. Cudahiya wa ev e. Cudahiya di de û di re. Heke em bêjin pisîk di pacê de seknek, heke em bêjin pisîk di pacê re, em ê fehm bikin ku dûr de tevgerekê ye. Arkadaşlar, Daçek konu dersimizde dı'ni çok ayrıntılı görmüştük ve dı'nin böyle İngilizce'deki et gibi, Türkçe'deki dade gibi anlamları olduğunu, bulunma haleki olduğunu görmüştük. Eğer duruyorsa, örneğimize bakalım, pisik de pacede, eğer bu örnekte kedi ya da normalde bir şey öyle yerindeyse dı'de diyebiliriz. Hatta demiştik ki dı'de sınırlar çok önemlidir bizim için dı'dan farklı olarak. Yani bulunduğu yer işte ya küçük bir yerdir ya da işte özellikle belirtiriz nerede olduğunu. O zaman dı'de kullanırız. Kedi işte pencerede diyoruz burada. Ama kedi pencereden girdi ya da kedi pencereden geçti ya da kedi pencereden çıktı. Bakın bu fiillerin hepsi bir hareket bildiriyor. Yani yer değiştirme belirtiyor bize. Eğer bu şekilde bir yer değiştirme varsa artık dı'yı kullanamıyoruz. Peki ne kullanacağız? Örneğimize bakalım. Pisik, di pacere, derbastı be. Artık ben burada ne dedim? Kedi pencereden geçiyor dedim. Pencereden geçiyor. Biri kedi pencerede, diğeri kedi pencereden geçiyor. O geçiyor bize hareket verdiği için, bir yer değiştirme verdiği için artık pencerede geçiyor diyemiyoruz. Türkçe'de de bunu diyemiyoruz. Ama bunu belirtirken ne yapıyoruz artık? D'yi atıyoruz, yerine R getiriyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Artık o hani de ile olan bir sürü edatımız var diye işte de temelinde. Dibinde örneğin altında demekti, diserde üstünde demekti, dınavda içinde demekti. Artık bunların hepsinde D'yi kaldırıp yerine R'yi getirirsek hepsinde bir hareket katmış oluruz, bir hareket belirtmiş oluyoruz. Yani D derken second yani bir duraklama, duraksama var ama R derken artık tevger yani bir hareket var artık. Dedik ki de bulunma veriyor. Re daha çok dan'den ama ayrılma haliki olan değil. Oradan geçme anlamı olan dan'deni veriyor. Peki dibin de altındaydı. O zaman dibin re dersem böyle altından geçiyor, altından gidiyor diyebilirim değil mi? O zaman böyle altından olarak çevirebiliriz bunu. Ya da dışarıda üstünde demekti. Ama orada bir hareket varsa, yer değiştirme varsa artık dışarı kullanmam gerekiyor. Dınav da içinde demekti. Ama ben bir hareket belirtiyorsam, eğer içinde ama bir hareket var orada, yer değiştirme varsa içinden diyeceksem yine D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum ve dınav R oldu. Arkadaşlar D ile dınav D'nin yani ikisi de bulunma haleti veriyordu ama farkını bunu birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Yine oradan bakabilirsiniz siz de. Birinde tam olarak içinde demek istiyorum. Diğerinde içinde olması değil bulunması bizim için daha önemli. Yani şurada özellikle belirtiyorum. Dınavde ya da dınavre. Özellikle içinden. Onu belirtiyorum. O zaman navda ekliyorum. Zaten nav tek başına iç hatta karın demek. Diğer bir anlamı da. Şimdi bunları tek tek bakalım. Şunları tek tek bakalım farklarına. Böyle hevalin heja. Nahara vekir em kabinlerin tavaçed be. Kaklibaz diser bahrera difrin. Kaklibaz diser bahrera difrin. Ejvir çi fem dikim. Diser bahrene lelvur nasekne. Edirun naseknin cê xwe digihînin. Ji ber vê jî ez çawa dibêjim? Li ser behrê re.
evre vataya tevger edilen. Hemen şekilde zeyt karım hemlan bikarbinin pisik dibin kursiyan re dıhırhıle. Ez disa çı femdikim pisik dibin kursiyan deye ki cihode nasekne cihode guerine ve miyak çi bo velekeri dıhırhıle. Çiberbeş ez edivine bir reye bikartinim. Arkadaşlar dışarıda üstünde dibinde altında demekti. Şimdi örneklerimize bakalım. Kaklibaz dışarı bahrere dıfrın. Martılar denizin üstünden uçuyor. Denizin yani üstünde durmuyor. Orada artık bir hareket var. Eğer sadece üstünde dursa tamam dışarıda diyebilirim. Dışarı diyebilirim ya da. Ama orada bir hareket varsa artık yer değiştirme varsa örneğin uçmak fiili bize bir hareket belirtiyor zaten. Fiilden de anlaşılıyor. O zaman R'yi kullanmak durumundayım. Nasıl diyeceğim? R'yi atıyorum yerine R getiriyorum. Dışarı bahrere fırın. Bir de arkadaşlar edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Buna da ayrıntılı görmüştük. Bakın örneğin burada Bahre artık büküme uğramış. Dişil büküm eki almış. Şuradaki örnekte şimdi kedi sandalyelerin altında diyebilirim. Ama ben buradan ne anlarım? Sandalyelerin altında duruyor. Eğer hareket ediyorsa ben altında diyemem artık. Onu belirtmem gerekiyor. Nasıl söyleyebilirim bunu? Örnekteki gibi psik dibin kursiyan re dıhırhıle kedi sandalyelerin altından sürünüyor arkadaşlar. Dıhırhıle böyle sürünmek anlamını veriyor. Zaten fiillerden de anlıyoruz yani işte uçmak, geçmek, girmek, sürünmek, düşmek belki. Yani bu şekilde hareket bildiren fiilleri böyle edatlarla kullanabiliyoruz. Zaten bu fiillerin kendisinde doğasında yer değiştirme var. Evet, buradan da dedik kedi sandalyelerin altından sürünüyor. Bele, em ji dirê devam dikin, em ê dilêzê dikin dîsa di nav re. Çi bû hekem bêjin di nav de wek pisîk di nav qutiyê de ye, pisîk di nav malê de ye. Em dikarin wisa bêjin, lêzê çi fem bikin, pisîk dûr disekine. Heke pisîk li cê xwe nesekine. Hareketek bike, cê xwe biguhere nêzê çawa bêjim, wek mînakê, pisîk di nav qutiyê re derbas dibe. Di nav qutiyê re derbas dibe. Çima re ji ber ku êdî cê xwe de nasekine. Heke cê xwe de bisekine. Heke qutiyek hebûya, tê de pisîk hebûya, min ê çi bigota? Pisîk di nav qutiyê de ye. An jî pisîk di nav qutiyê de disekine. An jî pisîk di nav qutiyê de radize. Ferq nake. Lê heke tevgerek hebe cê xwe guheran dibe wek mînaka vê derê, ez çi bêjim? Di nav qutiyê re derbas dibe. Bi heman şeklî li ber an jî di ber de seknek heye. Mesela ez li ber darê me. Ez di ber darê de me. Wek vê. Li ber ji bo vî zaptir tê bikarin. Lê heke seknek tune be, tevgerek hebe. Heke ez cê xwe de neseknim ez derbas bibim şûr. Wek vê mînakê. Pisîk di ber dîwer re derbas dibin. Ez çawa bêjim? Dîsa zêdî rêyê bikarbînim û ev re wateya tevgerê bide min. Pisîk di ber dîwer re derbas dibe. Me gotibû piştavçek hertin didewin em dikarin bêjin dîwarî, an jî em dikarin bêjin dîwer, ev jî şikleke tewangiye. Em ê dersa dawî avê astê de em ê vê miçarî bibînin. Yani tewanga bi vê şeklî em ê bibînin. Evet arkadaşlar, the ile oluşan edatlardan devam ediyoruz şimdi. The now de içinde demekti. Bunu öğrenmiştik. Ama içinde durmuyorsa, içinden anlamını vermek için yani hareket varsa, tıpkı bu örnekteki gibi ne yapıyorum? D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Pisik nav kutiye der bastı be. Kedi kutunun içinden geçiyor demiş oldum. Zaten geçiyor fiili anlaşılacağı üzere bir hareket belirtiyor, yer değiştiriyor. Böyle fiillerle R kullanmak durumundayım. Örneklerde görüyorsunuz zaten değil mi? Yerinde durmuyor, oradan geçiyor. Eğer ben yanında demek istiyorsam daha çok liber kullanılıyor aslında yanında için. Liber'de de belki kısmen kullanabilirsiniz. Ya da bazı yerlerde kullanılıyordur. Ama durmuyorsam ben yanında, örneğin ben ağacın yanındayım diyebilirim ki ez liber dareme. Ama eğer ben geçiyorsam oradan, ağacın yanından, orada durmuyorsam ama duvarın yanından ya da ağacın yanından, bir şeyin yanından geçiyorsam, yer değiştiriyorsam bu örnekteki gibi diyeceğim. Pisik liber diver derbas diben. Kediler duvarın yanından geçiyor. Bakın yanından geçiyor. Yine burada artık ben hareket bildirdim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar az önce de söylediğim gibi edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Şurada görüyoruz zaten dişil büküm eki. Burada diver de aslında büküme uğramış. Ama bu bükümün bir küçük bir nüans, farklı bir şekli. Bu kurun son dersinde buraya da değineceğiz.
Her zaman edatlardan sonra büküme uğrar. Bunu unutmuyoruz. Bəli, ən bərdavam bikin. B-V-T, B-V. Şuan emedi zanen ev C nokta edin navanjı tiştek devederi. Vataya çed de, vataya da Türkiye'de doğru. Ve vataydı de. Em bu xuyinin de bece tevger berbi aliye gibi. Tevger berbi aliye gibi. Yani ez ceki de çim ciheki ez ve nişan dedim. Em minaken xobinerin tu bi kuvvedici, tu bi kuvvedici. Kabinerin disa tevger ekiye. Ama tene aliye tene ez berbi aliye gibi tene diçim. Ne her du aliye. Anji ez bi aliye jor vediçim. Ez bi aliye jor vediçim. Disa her duyan dişi tevger hene. Arkadaşlar B ve bunları tek tek Türkçe açıklayayım çünkü kullanımları önemli ve yine mesela sınav kağıtlarında öğrencilerimizin bu konuyu karıştırdığını görüyoruz, kafalarını karıştırdığını. O yüzden böyle güzelce anlayalım. B ve Türkçedeki doğruya karşılık geliyor. Bir yere doğru gitmek arkadaşlar. Örnekte de diyor, cümlede de diyor ki tevger berbi aliye gibi, yani hareket bir yöne doğru arkadaşlar. Bir yere doğru gidiyorum, eve doğru gidiyorum, çarşıya doğru gidiyorum. Bu o doğru anlamını vermek için bu ve'yi kullanıyorum. Artık neresiyse onu ortaya getiriyorum. Tu kuvvetici nereye gidiyorsun? Motomot çevresini çevirecek olsam nereye doğru gidiyorsun? Zaten ama bir yere doğru zaten gidiyoruz. Onu özellikle belirtmemize gerek yok. Kısaca nereye gidiyorsun diyebiliriz. Ama dediğim gibi nereye doğru gidiyorsun? Ya da ez bi aliye jor vedişim. Ben yukarıya doğru gidiyorum. Ya da yukarıya gidiyorum her neyse. Yukarıya doğru, yani bir yerden bir yere doğru anlamını veriyorum bu ve ile. Em varim ya diyem j ve her duşi bu ve'yi çetbin. J ve hevano ço j tane o atya derketin edida. J ve herkes bir şekilde bir karbinem. Tevgeraj derketna c iki diğer dige. Tevgeraj derketna c. C ki derkevim u j ve diğer digim. Tuş kuvveti, tuş kuvveti, tuş c ki derketni tu hatiye vediri. Tuş kuvveti, ez aliye jor vetim. Ez jor derketime becer bumez becim. Ez aliye jor vetim. Bala xo bidin her du berevajı hevdune. Her du berevajı her du berevajı hevdune. Heke ev ji ve ne boci bo deman were bo deman cem bikardine wek minak vedere ez bêjim ez ji doh ve dixebtim. Ez ji doh ve dixebtim. Anjî ew ji doh ve dixebite. Dîsa wek dem jî wateya Tirkîde dem berî dide. İngilizce wateya since heye ya. Aynı bir wateyê dide çmere. Arkadaşlar j ve iki anlamı var. Bunu hem yer için hem zaman için kullanabiliyoruz. Önce yer için olan anlamına gelelim. Evet, Türkçesi den beri gibi çevrilebilir. Tevgeraj derketna c diyardike. Bu nasıl bir yere doğru olan hareketi belirtiyordu. Bu da bir yerden çıkma, ayrılma hareketini veriyor bize. Örneğimize bakalım. Tuş kuvveti nereden geliyorsun? Yani bir yerden buraya doğru gelmişsin ama nereden geliyorsun? Ez aliye jorvetim. Yukarıdan geliyorum. Yukarı taraftan geliyorum. Dikkatinizi çeksin. Birbirinin tersi bunlar. Tuş kuvveti için nereye doğru gidiyorsun? Tuş kuvveti nereden geliyorsun? Nereden buraya doğru geliyorsun? Belki bu şekilde düşünebiliriz. Ez bi aliye jorvetim, yukarıya doğru gidiyorum. Ez aliye jorvetim, yukarı taraftan geliyorum olmuş oldu. Bunlar bize yer belirtiyordu. Eğer ben zaman için kullanmak istiyorsam bunu, arkadaşlar, çibo deman vateya dem beridi de. Zaman için kullanacaksam dem beri anlamını veriyor. Dünden beri çalışıyorum. Geçen seneden beri Ahmet'teyim. Bu şekilde düşünebiliriz. Ev ji doh ve dixebite o dünden beri çalışıyor. İngilizce'deki since'e benziyor. Türkçedeki den beriye benziyor zamansal olarak. Bəli, em devam bikin. B, R, J, R. Em neka her du bi V'ye çedbin. Naha ev her du jî R'ye çedbin. Le em divan de balava bikşem gotiye da çekin. Ne gotiye da çekin tevgerîn wek van. Ji ber ku hinek cuda ye. Le em dîsa binerin, dîsa zaftên bikaranîn. Kam bixwînin dibêje B, R ji bo kesan wateya bihevrebûnê dide hevano. Ji bo kesan, em ev derbarê me bikşine ji bo kesan. Wateya bihevrebûnê dide. Yani ne ji bo tiştên din, ne ji bo maseyê, ne ji bo kursiyê. Ji bo kesan. Ez bi te re pir kêfxweşim. Ez bi te re. Wateya bihevrebûnê dide. Tu çima bi min re xeber nadî? Wateya bi min re dîsa wateya bihevrebûnê dide. Ev jî bi me re tên. Dîsa wateya bihevrebûnê dide. Arkadaşlar B, R ve J, R'ye geçtik. Bunlar R ile oluşan edatlar ama şu anda
şey belirtmiyoruz. Bakın daha çekin tevgeri demedim başlıkta. Bu ikisinin farklı kullanımları var. Kişiler için olan kullanımları var. Onları göreceğiz. Böyle arkadaşlar kişiler için birlikte anlamını veriyor bize. Şimdi daha önce sadece b'yı görmüştük ve b'nın ile with anlamına geldiğini görmüştük. Örneğin ez b'kere hurdetim dediğimizde ben işte bıçakla doğuruyorum ya da ez b'bala Fred için ben uçakla gidiyorum. O birliktelik anlamını veriyor ama bunu kişiler için kullanacaksam b-re şeklinde kullanırım. Ez b'tere pır hoşum. Ben seninle çok mutluyum. Bakın sen kişi olduğu için re ile kullandım. Uçma bımın habernade. Sen neden benimle konuşmuyorsun? O ileyi arkadaşlar re ile veriyorum artık eğer kişi ise. Benimle neden konuşmuyorsun? Evcib maratin. Onlar da bizimle geliyorlar. Bir de arkadaşlar yine dikkat ediyoruz hepsine. Daha çekten sonra hep büküme uğruyor. Hep o yüzden eğer biz zamirleri kullanacaksak bükümlü zamirleri kullanıyoruz. Em warin jire ji bo kesan dibêje ev Tirkiye bak ismin a hali derbast be. Kurdiyavi jî bi vî şeklî em bi jireyê wî watê didin. Em mînakê bidin. Em nekad di Almanî de neşaçmın wek halê dative. Di Kurdî de jî jire ji bo kesan dîsa. Ez ji deya xwe re qebde gul bînim. Ez ji te re dibêjim wisa neke. Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Tu çima ji min re tiştek nabêjî? Bila bala we bikişinin ev dîsa tenê ev te bo kesan tê bikaran hevano. Arkadaşlar ji re de kişiler için, yine yer için değil, kişiler için ismin a hali, işte sana, bana, Ayşe'ye, Ahmet'e, o a halini vermek için kullanıyoruz. Bu Almanca'daki dative benziyor. Orada da o a halini başka şekilde oluşuyordu. Kürtçe'de de jire ile oluşuyor. Örneklere bakalım. Ben anneme bir demet gül getiriyorum, bir demet çiçek getiriyorum. Anneme demiş oluyorum burada. Bir de dikkatinizi çeksin. Diyahue, anneme. Benim annem demiyorum. Anneme diyorum. O yüzden annem benimle bağlantılı olduğu için burada mın değil, hue kullandık. Ben sana diyorum ki böyle yapma. Ben sana böyle yapma diyorum. Yine sana. Bakın o ah halini verdim. Uçmacımın ratıştek nabeji. Sen neden bana bir şey söylemiyorsun? Arkadaşlar a dedim ama hani Türkçe'de de öyle ya. Aynı oluyor yani. Yani anneme o da fark etmiyor. Bilgisini vereyim. Bana neden bir şey söylemiyorsun? Burada da yine a hali, datif halini vermiş olduk. Unutmayalım bu ikisi kişiler için kullanıyor arkadaşlar. Em hajivarın hindariye. Ev ber gund diçin. Pır diyarı kud burada tevgereke. Pır diyarı ku eme daçekeke tevgerin bukarbinin. Ev ligor hinek inisiyatifa ve yani tuhasın kişan vatiye bidin. Unutkarım büyüşük dişi bukarbinin. Le Pırani herkes bejim ben köye gidiyorum, ben köye doğru gidiyorum. Nahvazi çava bejim, tevgerek şeheye. Burada bir hareket var arkadaşlar. Köye doğru gideceğim, pardon ev için. Onlar köye doğru gidecekler diyeceğim burada. Nasıl söyleyeceğim bunu? Ev ber begund ve için. Ya diyem eze te vegerim. Eze te vegerim. Burada kesekiye. Divırda kesekiye. Ve ez ji bo datekin ji bo kesan têm bikarbînim. Em çawa dikarin bêjin. Em çawa dikarin bêjin. Var hinek bir fikrin. Arkadaşlar şimdi burada ben sen var bir de dönmek fiili var. Nasıl diyeceğiz? Mesela seninle döneceğim diyebiliriz değil mi? Peki o birliktelik anlamını bir önceki saatte görmüştük. Nasıl vereceğiz? Birliktelik anlamını seninle demem için eze bitere vegerim. Ben seninle döneceğim. Çok daran dıfırın. Em burada dikarin gelek dışan beşin. Le divem tevgen içan bidin şiber kufrin heye, le kereke tevgerin heye. Em dikarin beşin liser vak ev necbo bersvabi. Mesela liser belki hani ser, ber, bin. Em her çeşit karın bu karbinin. Goring siyat fameye em fazla kijan vatiye bidin. Arkadaşlar kuş, İşte ağaçlar, uçmak var. Burada ağaçların üstünden diyebiliriz, yanından diyebiliriz, altından diyebiliriz. Bu sizin hani hangi anlamı vermek istediğinize bağlı. Bu örnek için ama çok dışarıdan rıdıfrın kuşlar ağaçların üstünden uçuyor demiş olduk.
Gördüğünüz gibi R'den anlıyoruz ki bir hareket var ya da zaten frin uçmak bir hareket belirtiyor bize. This pace ketye mali. Burada diyor ki burada görmediğiniz bir zaman var o yüzden açıklayayım. This hırsız demek arkadaşlar. Pace biliyoruz pencere ya da şibakede deniliyor. Ketye mali eve girmiş anlamı var burada bu cümlede. Pencereden diyebiliriz ya da pencerenin içinden diyebiliriz. Her ikisi doğru. Eğer ben pencereden diyeceksem de pencere demem lazım. Çünkü hareket belirtiyorum burada. Eğer pencerenin içinden özellikle belirtmek istiyorsam sınav pencere demem gerekiyor. Zaten burada 3 boşluk var. Sınav pencere. Av kevran dherke. Burada herikin diğer ku tevgerekiye emed şu av herikin yani pır diğer ku medatekin tevgerin bu karbinin misal gor inisiyatif meyen fazın kişan vate biten es karın bejim ser bu karbinim es çizanım bel bu karbinim gürgüdür gori vate yani her duşi rastın bo ve minake. Arkadaşlar su taşların dherke akmak. Taşların üstünden de akabilir, yanından da akabilir. Her şeyi söyleyebiliriz burada. Yani o iki kullanım da doğru. Aklınıza bulunsun. Ne diyebiliriz örneğin? Av the berke vranı derke ağaçların yanından, taşların yanından akıyor. Yanından demişiz. Ama dediğim gibi the ser kevranrede hareket edersem taşların üstünden anlamını veriyorum. O da doğru. Kullandığımız yere göre. Dur priniyekte. Arkadaşlar, şimdi diyor ki uzak, priniyek çığlık, bir çığlık geliyormuş. Arkadaşlar şöyle bir mantık yapalım. Bir yere gitmek varsa, eğer gitmek varsa zaten o bir yere doğrudur. Eğer gelmek varsa o bir yerdendir. Bir kere gelmek fiiliyle, odan çıkma haliyle kesinlikle ışı kullanmam gerekiyor değil mi? Kesinlikle ışı kullanmam gerekiyor. Ama o uzaktan buraya doğru gelmiş, yani tevger berbe aliye, aliye giderkeve berbe aliye giveti, o hareket bir yerden buraya doğru gelmiş. O zaman ne kullanacağım? Zaten boşluktan da belli oluyor artık. J da anlaştık. Dur ve Periniyek'te uzaktan bir çığlık geliyor demiş oldum. Tutçuma ve derevan diki. Disa keseye. Şu kesçi bun bire behevre bun jire ev dati vate dati vedida. Dıvırda diyare ku ne behevre bune. Derev kırın u behevre bun alaka vantuneye. Nefalmeyi adım bir karbinen. Arkadaşlar şimdi çevirelim. Sen neden o yalan söylüyorsun. Şimdi kişilerle birlikte kullanılan 2 tane vardı. Bire şuradaki gibi bire birliktelik anlamını veriyordu. Jire de ismin A halini veriyordu. Burada yani ona yalan söylüyorsun dememiz gerekiyor. Onunla yalan söylüyorsun. Aslında o da oluyor mantık olarak da burada söylemek istediğimiz o değildi. Yine yani mantığa göre tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ben diyeceğim ki ona neden yalan söylüyorsun? O zaman nasıl söyleyeceğim? Tuçma Şuvere derevandiki. Bu da zaten kişiler için kullanılan ikinci edatımızdı. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu konu benim çok sevdiğim bir konu. Bence çok zevkli bir konu. Umarım siz aradaki farkı iyice anlamışsınızdır. Unutmuyoruz eğer hareket varsa o D'ler gidiyordu. Sonunda yerine R geliyordu. İkinci önemli nokta ise edatlardan sonra her zaman ismimiz büküm halinde kullanılır. Bazı istisnalar var büküme uğramayan. Onları zaten derslerde oldukça işte üstünü çizdik. Mesela hue artık öğrendik. Hue Cinapka göre hue büküme uğramıyor. Eğer isimse büküme uğruyor, sıfatsa büküme uğramıyor. Onun dışında isimlerimiz hep büküme uğruyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Bir dahaki derse kadar kendinize dikkat edin. Geli hevalin hecab hatire ve seviyedeki muaneme şibo ve şiisuda var bu. Vaneyki hoş ve der baskır. Behavior hedefine hatta vaneyki edin. Da hoş yedim yine. Geli hevalin heca, mukheratın ferda kurdi. İro micarame cinapkin lehefkıs diye. Ya brasti ev micar ne micara ve asti. Ev micareke bu astem bilintire le şiber kumehin tiştem bringehin juha medit em himbun. U her vuha ev micar nekte
şaşkırın cihela rasnivi seveci, cihela bıkaran nebeşi. Çiber bir muhas emdivi aslede yeni ve mücara bingehim bibin. Arkadaşlar 6. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Cinavgen ve Hısti konusunu öğreneceğiz. Bu konu az önce de söylediğim gibi aslında üst kurların konusu. Böyle direkt A2 konusu değil ama bu konuyla ilgili temel şeyleri biz zaten şimdiye kadar öğrendik. Çünkü edat kullanacağız, öğrendik çok iyi. İşte cinaf kullanacağız, öğrendik. Tavan kavramını öğrendik. Hepsi bu konuyla alakalı. Bir de arkadaşlar bu konu hem çok fazla kullanılıyor Türkçe bilenler tarafından hem de bazı durumlarda yanlış yazılıp yanlış da kullanılıyor. Dersin ilerleyen slaytlarında göstereceğim zaten nasıl yanlışlar olduğunu. O yüzden böyle sağlam bir temelle gitmek istedim ve bu konuyu da bu kurda öğrenmek ve öğretmek istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Heval nutbir demet neke, em behevdure bu konunun o analize metne bakın. Min digot kaydı dileviyle tiştek nemaye. Lette de kuleke mazın heye. Dıçı da kuleke mazın heye hevalno. Dileviyle ne olsa em çitbinin efte cihe dilevi, cihe vigir diye kabınerin edi dilevi de dilevi de edi cihe vigir diye. Em berdevam bakın. Es pere dağfım. Es bekire dağfım. Bwire, anji bwire, anji bi ayşeire, anji bi bave xore, her tişti bedvirde. Disa cihe naveki girdiye, keseki girdiye. Anko ev, cinavkeş xo diyare. Lili min guhdar nake. Ka tu ji jere bibeje. Jikire bibeje, jiwire, anji jiwere, anji jidyaminre, jifuşka xore, her tiş disa dibe. Dema ko ez lê dinerim, ez li kê dinerim, dîsa li wî, li wê, li diya xwe, her tişt dîsa dibe. Yani cê navekî girtiye. Zaf xemgîn dibim. Bila li wê neyan nenêre û ew qas xwe nêşine. Vir de çar cûre hene, xwe cinavkên levxistê ji çar cûreyan pêk tê, em ê bi hevdûre yek bi yek vana kontrol bikin. Arkadaşlar şimdi bu metnin analizini yapalım hep birlikte ve cinavkên levxistê nerede kullanılmış bir bakalım. İlk cümlemizde bir şey yok. Min digot kaydı dilevi de tiştek nemaye. Ben burada digot söylemenin geçmiş zaman hali daha öğrenmedik. Yani bunu böyle bir kalıp gibi şey düşünebilirsiniz. Yani ben sanıyordum ki, ben söylüyordum ki, ben öyle sanıyordum. Dilevi de tiştek nemaye. Onun gönlünde bir şey kalmamış. Dilevi de onun gönlünde bir şey kalmamış. Lete de kulekemazın heye. Ama orada büyük bir dert var. Büyük bir keder var, elem var. Kul bu anlamlara geliyor. Dert, elem, keder, acı. Nerede var peki? Dilevi'de. Artık bakın le dilevi'de kulekemazın he demiyorum. Lette de diyorum. Ama orada onun içinde diyorum değil mi? Yani diyebilirim ki bu de dilevi'nin yerini tutmuş burada. Dilevi bize olmuş de. Yani şöyle söyleyebilirim. Büküm ekinden alışacağı üzere dişil büküm eki almış. Dişil bir kelime. Artık demiyorum uzun uzun dilevi, de diyorum. Ya da işte dilevi de şeklinde de çevirebilirsiniz. Bir de burada onun gönlünde o kişinin erkek olduğunu da biliyorum artık. Espere dağfım. Ben onunla konuşuyorum. Onunla konuşuyorum. Peki burada onunla anlamını veren ne arkadaşlar? Şimdi geçen dersimizde biz b're'nin kişiler için birliktelik anlamı verdiğini öğrenmiştik. Değil mi? Daha çeken tevgenin konusunda. Ama burada onunla diyorum ama b-re görmüyorum. Sadece re'sini görüyorum. Peki b'sı nerede bunun arkadaşlar? Aslında b'sı bu p'nin içinde. Yani bu p, b, v'nin yerini tutmuş. Bakın hem b'nın yerini tutmuş hem de onun anlamına gelen v'nin yerini tutmuş ve ez b'vire dağfım yerine ez bere dağfım demişiz. Lelimin guhtarnaki ama beni dinlemiyor. Katu jejere bebeje. Hele sen de ona söyle. Ona söyle. Şimdi ona anlamını vermek için biz ne diyorduk? Jivire ya da jivere diyorduk ya da jidyaminre. Yani kişiler için jire oluyordu o anlamını veren. Peki burada ne var onun yerine? Burada bir j görüyoruz. Bakın jivi ya da jive dememiş. Sadece j demiş. Ben o zaman ne anlıyorum? Bu j'nin yine jivi, ona jivi'nin yerini tuttuğunu anlıyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kalıp belirleşiyor. Demaku ez le dinerim.
ona baktığımda zav hamgindirim. Çok üzülüyorum. Şimdi ona baktığımda le nerin yani l kesekin nerin. Bu bir fiil. Değil mi? Bir şeye bakmak oluyor. Ben burada ne yapıyorum? O l'yi görmüyorum artık o fiilde. We ve de görmüyorum. Sadece L görüyorum. O zaman şunu diyebilirim. Buradaki L de yine Louis'nin yerini tutmuş. Demek ez Louis dinerim ya da demek ez L dinerim. İkisi de aynı. İkisi de doğru arkadaşlar. Bilaydi Louis'nin nere? Bakın bir daha L nerim var aslında. Görüyorsunuz değil mi? L nerim. Artık fotoğraflara bakmasın. Bu ev kasfonu işine ve o kadar kendini üzmesin. Acıtmasın. Şöyle özetleyelim arkadaşlar. Cinafkin lefhısı dediğimiz şey bir adet edattan ve bir de e'den oluşuyor. Bu e'nin ne olduğunu ileriki kurlarda öğreneceksiniz. Hiç orasıyla ilgilenmeyin. Artık bunlar j, e yan yana geliyor ve j'yi oluşturuyor. B, e yan yana geliyor ve b'yi oluşturuyor. D, e yan yana geliyor ve d'yi oluşturuyor. L, e yan yana geliyor ve l'yi oluşturuyor. Artık bunları şunlar yerine kullanabiliriz. Şuradaki e'ler içinde we ve'yi direkt düşünebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu cinafken lefkısı dediğimiz bu 4 tane zamir türü sadece 3. tekil kişi için kullanılır. 1., 2. ya da çoğullar için falan değil. Zaten notumuzda da öyle diyor. Cinafken lefkısı jibo kessa anji kesiseyem yakışımar ango we ve de karani. Yani bunlar sadece we ve'nin yerini alır. Şu edatları öğrendik. Edatlardan sonra büküm halinin kullanıldığını biliyoruz. İsimse de zamirse de bükümlü zamir konacak ya da isme büküm eki gelecek. Eğer 3. tekil kişileri kastediyorsam şu şekilde kısaltabildiğini öğrendik bu derste arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tuye juvire çı bıkri. Sen ona ne alacaksın? Şimdi ona anlamını j ve r'nin verdiğini öğrendik. Tamam, bu bizim edatımız, ona anlamını veren. Edattan sonra büküm olduğu için işte evviye dönüştü. Buradan erkek olduğunu anlıyorum. Peki ben bunu kısa olarak nasıl kısaltabilirim? Tuye juvire çı bıkri. Bakın ne oluyor? Eze jere kompütüreki bıkrim. Burada bir iyi olması gerekiyordu arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Eze juvire kompütüreki bıkrim ya da bunun kısa hali şurada öğrendiğimiz gibi eze jere kompütüreki bıkrim. Yani jvi artık j'ye dönüşmüş arkadaşlar. Tu avşini yaratayım. Sen avşinle geliyor musun? Şimdi ben diyebilirim ki cevap olarak bele ez bu avşini yaratayım ya da bele ez bu yaratayım. Burada kadın olduğunu anlıyorum avşinin. Ez bu yaratayım ya da bunun kısa hali olarak bele ez yaratayım diyoruz. B neyden oluşuyor? B ve E'den oluşuyordu. B oluyordu. Zaten birliktelik anlamını veren onunla kişiler için böyle olduğunda yine tam bir önceki derste öğrendik. Çantayı da çeheye em dikarim bejin çantayı da tiştek düneye. Anji dve de tiştek düneye. Anji de tiştek düneye. Ango em çi femdikin çantayı da ev du ev hali davan katiye bahevdu. Buye de. Arkadaşlar tıpkı bunlarda olduğu gibi d ve buradaki e yani büküm hali diyeyim ben size yan yana geldiğinde artık bize t'yi verdi. Zaten d de biraz içinde anlamını veriyordu. Daha de çantada ne var? Orada işte bir şey yok dedim burada. Artık bu çantanın yerini tuttu. Lüve bigere. Yani onu ara. Lüve bigere. Cevap olarak ne diyebiliriz? Eze lüve bigerim diyebiliriz. Ya da eze işte kişinin adı Zelal olsun. Eze l zelale bigerim diyebiliriz. Ya da kısa hali olarak eze le bigerim. Yine bu l de l ve büküm halinin yerini tutmuş. Böyle ember devam bikin. Dve tu jwe le borim buxazi. Em çi dibinin vurde ji ve dibinin ne olsa ji o hali tavange o kesası her tişti be. Noxam dikarim vine ka kurt bikin. Em çava kurt bikin. Ji o ev edhat bahevdu. Dve tu je le borine buxazi bu. Dvir de hevano. Şxwa je me got ji ve dikre. Ji ber veyeke em êdî
nikarim bibêjin divê tu jê wê lêborînê bixwazî. Jê wê şaş e. Ji ber ku ji xwe ev jê cihê wê jî digre. Arkadaşlar burada en çok yapılan yanlışı, yazım yanlışını görüyorsunuz şu anda. Bütün örnekler için bakacağız buna. Şimdi divê tu ji wê lêborînê bixwazî, ondan özür dilemelisin. Ben bunu ji wê'yi görüyorum artık. Bunu nasıl kısaltabilirim? Divê tu jê lêborînê bixwazî. Yine ondan özür dilemelisin dedim. Artık buradaki j, ji wê'nin yerini tuttu. Burayı anladık. Arkadaşlar artık bu yerini tuttuğu için w'nin de ben bir defa daha w'yi yazamam. Buna gerek yok artık. Divê tu jê wê lêborînê bixwazî artık yanlış. Bu en çok öğrencilerimizin en çok yaptığı yanlış bu arkadaşlar. Ya j lêborînê bixwazî demem lazım ya da ji wê demem lazım. Ya da belki isim kullanırım. J, Ayşe de diyebilirim. Ama J ve ikisini aynı anda diyemem. Çünkü buradaki J zaten V'nin değerini alıyor. Zaten ikisinin birleşiminden oluşuyor bu. Em ji bo minakên din jî binêrin. Di fergehê de çend xwendekar hene? Di fergehê de ka binêrin. Di fergehê de. Burada di yekiye kesa sêyem tiştê sêyem yekşimar heye. Em ne mecbur çixwe kes be wî wê hani cihê tiştan jî digre. Ez êdî çawa dikarim bêjim? Tê de çend kes hene? Yani tê de çend xwendekar hene? Ferq nake. Ez dikarim bêjim tê de ev tê cihê di û fergehê digre. Lê ez nikarim bêjim tê fergehê de çend kes hene. Ji ber çi? Ji ber ku çixwe ev tê cihê her duyan jî digre. Arkadaşlar aynı şekilde d'dan ve büküm halinden t olduğunu öğrendik biz. Artık bu t'nin her ikisinin yerini tuttuğunu da biliyoruz. O yüzden bir daha içinde sınıfta dememe gerek yok. Zaten burada t derken orada diyorum yani örneğin. O yüzden zaten fergehe ve t'yi yan yana kullanamam. T fergehe de çend kesene yanlış. Yanlış arkadaşlar. Tekrar ediyorum. T her ikisinde yerini tutuyor burada. Zaten orada diyorum ben burada. Orada sınıfta işte kaç kişi var demem saçma olur. Ya orada kaç kişi var derim ya da sınıfta kaç kişi var derim. Sınıfta diyeceksem bu şekilde ilki gibi, orada kaç kişi var diyeceksem T de demem gerekiyor. Diloteli dimini. Emlı'ye dibinin burada o hali devam edibinin, nabek dibinin işte işte seyeme diyare. Em kan çava beşin,lı'ye em çava kurt bakın. Tu ledmini. Tu ledmini. Em dîsa wek van, em nikarin ço gavaz bêjim lê ev cihê otelê jî digre, cihê liyê jî digre. Ez êdî hewce tune ez dîsa li vir lê otelê binivisim. Ji ber vê yekî jî tu lê otelê dimînî şaş e. Aynı şekilde arkadaşlar sen otelde mi kalıyorsun? Ya da burada nasıl söyleyebilirim? Sen işte orada mı kalıyorsun diyebilirim. Zaten bu lê hem l'nın hem de otelin yerini tutuyor. Hem l'nın hem otelin yerini tutuyor. O yüzden orada otelde demiyorum. Artık sadece bir tanesini kullanıyorum. Ya tu ledmini diye sorarım, yani orada mı kalıyorsun, ya da tu oteledmini, otelde mi kalıyorsun derim. Ev bu balafre na İstanbul'e. Yine burada bir bu görüyoruz. Bir de üçüncü tekil şahsın kullanıldığı bir yer görüyoruz. Zaten bunu söylememe gerek yok. Üçüncü tekil kişi sadece kişi olmayabilir yani. Herhangi tekil ve o dediğimiz her şey olabilir. Burada işte uçakla mı uçakla bu balafre İstanbul, uçakla gelmiyor. O uçakla gelmiyor İstanbul'a diyoruz. Şimdi uçakla bu balafre bunun yerini ne tutabilir? Bu neye dönüşüyordu? Ev ve na İstanbul'u. O onunla İstanbul'a gelmiyor dedik burada da. Zaten onunla dediğim şey uçakla, uçak ile. Ben bu anlamı B ile verdim. Hem B'yi içeriyor ile anlamını, hem de uçak anlamını şuradaki ev sayesinde içeriyor. O yüzden bir daha onunla uçakla dememe gerek yok. Yani eğer ben ev B balafre na İstanbul dersem yanlış olur. O onunla uçakla İstanbul'a gelmiyor demiş olurum. Bu da gramer olarak yanlış. Hin lêkerin ku bi cinakên lêvxistî çêdibin. Hevan ûndvan divir de hin lêkeran dibînin. Ev lêker bûne lêkerên nû. Mesela gihiştin, buya tê gihiştin, işte ketin buya pê ketin, her vekidin. Ev hemû lêker bi cinakên lêvxistî çêbûne. Wek mînak di gihiştin, buya tê gihiştin. Bi ketin, buya pê ketin. Mesela
çava bejim. Tişteki ketin ez ne bejim? Ez bejim pê ket. Êdî bûye lê kereke nû. Bi ê xistin, bûye pê xistin. Ji ê kirin, bûye jê kirin. Ser ji ê kirin, bûye ser jê kirin. Ji ê birin, bûye jê birin. Li ê kirin, bûye lê kirin. Arkadaşlar burada Mucin Akgün levhası ile oluşan bazı fiilleri görüyoruz. Şunun bilgisini vereyim. Bu fiiller asıl anlamını kaybetmiş fiiller. Aslında türemiş fiil gibi düşünebilirsiniz. Örneğin giyiştin, yetişmek, gaçtın da deniliyor. Yetişmek ama t, giyiştin artık anlamak, kavramak. Bakın buradaki t nereden geliyor? D ve e'den geliyor arkadaşlar. Bunlar yan yana gelmiş. Artık yeni bir fiil olmuş diye geçtim. O da bize anlamak, kavramak anlamını veriyor. Ya da b, e ketin. Ketin normalde düşmek, girmek anlamı vardı. Ama şunların yan yana gelmesiyle p ketin ise yanmak demek arkadaşlar. Bir şeyin yanması, tutuşması. Ateşin yanması. Ya da aynı şekilde b, e hıstın. Aslında hıstın işte koymak anlamı var. Ama p hıstın dediğimizde artık ateş yakmak anlamını veriyor bize. J, e kırın. Kesmek anlamında ama ben J kırın dersem pardon kırın yapmaktı ama J kırın dersem artık kesmek anlamı var. Hatta şurada varmış zaten. Jebrin de öyle. Ser J kırın. Ser kafa demek. Kırın yapmak demek. Ama bu J yani J, E'den oluşmuş J hepsi yan yana geliyor. Ser J kırın yeni bir fiil oluyor. Canlı hayvanı kesmek diye çevirdim ben. Çünkü ya aynen bu kurbanlarda kesiyoruz ya biz. Onun için kullanılıyor sadece. Yani ser kafa demek ama bu kafa kesmek yerine kullanılmıyor yani. Direkt canlı hayvanı kesmek anlamında kullanılıyor. Yine jebrin silmek. Brın j, brın. Yani yana geliyor. Brın normalde götürmek arkadaşlar. Jebrin silmek oluyor. Yepyeni bir fiil oluyor. Kırın yine yapmak, etmekti. Kırın. Kırın yani artık giydirmek oluyor. Tabii ki yine bunların hepsi üçüncü tekil kişi arkadaşlar. O yüzden giydirmeyi de çoğu kişiler için değil, tekilse kullanıyoruz. Bunun yerine mesela şey de diyebilirsiniz. İşte li keçahwe, işte ez li keçahwe, ez cile keçahwe li ve dikim de diyebilirsiniz. Bakın uzun hali o li ve kırın. Ama kısa hali le kırın. Ez le dikim, ben giydiriyorum. Anlamını veriyor direkt. Şimdi arkadaşlar burada çoğu artık kendi anlamlarını kaybetmişti ve yeni bir fiil oluşmuştu. Şurada da yine bu zamirlerle oluşan fiilleri görüyoruz ama burada anlamlarını kaybetmiyorlar. Sadece bunlarla oluşuyorlar. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Siz de kullanıma dikkat edin. Şikkeseki, jitişteki haskinin. Birini sevmek. Fiil bu. Şikkeseki, jitişteki haskinin. Yani ben şuraya işte ez jide hazdikim diyebilirim. Ben seni seviyorum. Ez jide hazdikim diyebilirim. Ben annemi seviyorum. Ez jivi hazdikim diyebilirim. Ben onu seviyorum. Buraya o biri geliyor ya da bir şey geliyor. Eğer ben bir şey kullanmayacaksam, isim falan vermeyeceksem direkt ne diyebilirim? Cinayet nefesi kullanabilirim. J haskırın yine sevmek anlamı. Yine bir şeyi, birini sevmek anlamını veriyor artık. Şuradaki J keseki ya da J tiştekin yerini tutuyor. Yine bunun açılımı ne? Az önce de gördüğümüz gibi J neyden oluşuyordu? J ve E'den oluşuyor arkadaşlar. Örneklere bakalım. Ez jihavine hazdikim. Ben yazı seviyorum. Ben bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? Ez direkt J hazdikim. Onu seviyorum diyebilirim. Ama ez J havine hazdikim diyemem. Çünkü J zaten havinin yerini tutuyor burada arkadaşlar. Bir daha ben onu yazı seviyorum dememe gerek yok. Dest bitişteki kırın. Ango dest bekir'in. Bu çok fazla kullanılan bir fiil arkadaşlar. Çok yaygın bir fiil. Her ikisi de öyle. Dest bekir'in başlamak. Aslında dest bekir'in nereden geliyor? Dest bitişteki, yani bir şeye başlamaktan geliyor. O bir şeyi biz buna yazıyoruz. Örneğin dest bikar, herhangi bir şey. Ez dest bikari dikim dersen ben işe başlıyorum demiş oluyorum örneğin. Yani buraya bir şey gelmek zorunda. Peki ben onun yerine zamir kullanmak istersem dest bekir'in diyebilirim. Ona başlamak gibi oluyor arkadaşlar. Peki bu P nereden geldi? Biliyoruz. B ve tiştek yani B ve E'den geldi. Birleşti ve burada P olarak fiilimiz oluştu. Şimdi bunun açılımına bakalım. Ez dest bizanın gehedikim. Ben üniversiteye başlıyorum.
Ya da bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? B ve E'yi gördüm. Ez dest bedikim. Ben ona başlıyorum demiş oldum. Ama ez dest be zanınge dikim diyemem. Neden diyemem? Çünkü ben işte ona üniversiteye başlıyorum demiş olurum. Bu da yanlış olmuş olur. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar buradaki çoğu yüklem yani yeni bir anlam kazanmış. Örneğin işte yetişmekle anlamak çok aynı fiiller değil. Ya da girmek, düşmekle yanmak da değil ama bakın yepyeni fiiller oluşuyor ama şunlar da aslını kaybetmiyor. Haşem var hindarya xwe. Ka onu ci binerim peşi tahmin bikin. Ama Musa yek biyek biçin. Ez tiştek hedvirde. Red beşim evci dinim bize. Çi var ve valahiye ez J red beşim evci dinim bize. Ev J çi digre ez jwire, ez jwere, ez ji xwendekara xwere. J kese seyem digre. Li ser masê sindoqek heye. Nokta de fêkî hene. Di çi de fêkî hene, di sindoqê de fêkî hene. Ne wisa? Dixwaze çawa bidim bi cinavkê nefxistî dê de fêkî hene. Ew ji metrobûsê hez nake. Lê dîsa ji metrobûsê hez nake, lê dîsa tê kargehê. Çi were cêwî de? Lê dîsa pê tê kargehê. Angu em dikarin cêwî de binivîsin. Lê dîsa bi wê tê kargehê. Ancak bu metrobüs tê kargehê. Arkadaşlar bu örneği Türkçe'de anlatayım. O metrobüsü sevmiyor ama yine de onunla geliyor. İşe onunla geliyor diyeceğim. Onunla anlamını nasıl veriyorduk biz? İşte bu ile veriyorduk değil mi? Birliktelik anlamını nesneler için. Bu metrobüse diyebilirim burada. Ya da bu ve metrobüsenin kısaltılmış hali ve zamir kullanarak oluşmuş hali P diyebilirim. PT kargı. Onunla demiş oldum burada da. The avahiyede de khani hene le de qad dikan tunene. Çi were burada? Lê di çi de qed dikan tunene? Di avahiyê de ne wisa? Ez çawa dikarim kurt bikim? Lê de qed dikan tunene. Burada dedik ki arkadaşlar binada 10 ev var ama nokta hiç dükkan yok dedik. Neyde dükkan yok? Binada değil mi? Peki ben bina yerine onda anlamını nasıl verebilirim? The avahiye'de binada diyeceğime de diyorum. The ve e'nin yan yana gelmiş hali de'yi veriyordu bize. Kenge des bikaridiki kenge des de tişteki kırın. Kabinenin burada kare ev. Es pencemehe dest emeçi bejin. Desnan bejin bikari. C bu zaman geçirdikle dest bedikim. Tu ji werzîşê hez dikî? Ji werzîşê. Na ez em ê çawa kurt bikin? Ez jê hez nakim. Ya dawîn ez noktayê hez dikim lê belê ez nokta nakerim. Em çawa dikarim vî çekim. Arkadaşlar şimdi son örneğimizde ben sevmek ama Kürtçedeki mantığı anladık artık. Bir şeyi sevmek olur o. Hani böyle bakmamız lazım. Bir şeyi seviyorum diyeceğim. Yani onu seviyorum diyeceğim örneğin o bir şey neyse. Nasıl söyleyebilirim bunu Tünafkin lafzıyla? Ez, je, hezdikim. Ben onu seviyorum. Lebeli ama ben şimdi burada gerin görüyoruz. Gerin aramaktı. Ama bu fiil bir edatla oluşuyordu. Arkadaşlar bu edatla oluşan fiilleri, tüm edatları biz zaten çokça diğer kurlarda gördük. Eğer eksiniz varsa önce onlara dönüp bakabilirsiniz. Gerin tek başına kullanılmıyordu. Daha doğrusu gerin tek başına kullanılırsa gezmek anlamını verir. Ama lı keseki gerin olursa bu artık aramak anlamını veriyordu bize. O yüzden nasıl söyleyebilirim? L'nın yerini ne alacak burada? Ez, le, nagerim. Ben onu seviyorum ama onu aramıyorum demiş oldum burada da. Pele hevalin heja, em hatin daviya vaneye xwe, hevi dikmiş bo wajî sûdewar bu ev wane. Hatta waneyeke din dixwe baş binerin, li xwe muqate bin, heke kemasyen ve hebin, hûn dikarin li astayeken binerin û
Luan mişaran guhtar bıkın. Şibarkute de gerek mişaran gerek bir berfrehi ve goten. Mucidi karin lebinerin. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Eğer dediğim gibi eksiğiniz varsa edat konusuna ayrı bakabilirsiniz. Büküm konusuna ayrı bakabilirsiniz. Edatlardan oluşmuş fiillere bakabilirsiniz. Bunların hepsi birinci kurda yer alıyor. Zaten bir video en fazla 20 dakika falan oluyor. O yüzden şey yapmayın yani. Eğer eksiğiniz varsa onları giderip bir daha gelip dersi dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar. Eli hevalin heja, bixêratin fêrgeha Kurdî, îro mişara me mişarekî gelek balkêşe, ez ji Tirkiyê canmış bo vê mişarê. Mişara me dema boriya sade ye. Dema boriya sade ji bo lêkerên negerguhez. Em ê qasektin lê binêrin negerguhez çi ye, gewan bêjin gerguhez çi ye, em ê hînî van bibin. Ev dem dîsa demeke sereke ye, jiyana rojan de zaf ye, û bi min ji bo kesên Kurdî axê hinek dijwar e li gorî dema bê. Ji ber ku hin qayde hene di nav jiyana rojane de em tiştekî diaxivin lê rastiya wan hinek cuda ye. Em ê hînî şaçiyên xwe jî bibin di vê waneyê de. Arkadaşlar 7. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu demaborya sade yani basit geçmiş zaman ya da dil geçmiş zaman diye çevirebiliriz. Bugünkü konumuzu Leyker'in negergöhez başlığı altında inceleyeceğiz. Yani geçişsiz fiiller için işleyeceğiz. Negergöhez geçişsiz demek. İlerleyen bu derste ve bundan sonraki derste geçişli olunca, geçişsiz olunca neler değişiyor bunu hep birlikte öğreneceğiz. Bu çok temel bir zaman. Bütün dillerde olduğu gibi artık geçmiş zamana giriş yapıyoruz. Şimdiye kadar beklememizin sebebi yani ikinci kura kadar beklememizin sebebi ise arkadaşlar tüm geçmiş zamanların diğer zamanlardan farklı olması. Çünkü artık başka bir kök üzerinden ilerleyeceğiz. Biz ne demiştik? Türkçe'de iki temel kök var. Şimdiki zaman kökü ve geçmiş zaman kökü. Şimdiki zaman kökünü biz şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda ve birçok tipte kullandık. Artık başka bir kökle bizim işimiz. Yalnız şöyle bir şey, hiç Kürtçe bilmeyenler için bana göre, benim fikrim diğer zamanlar daha zor. İşte geniş zaman, gelecek zaman gibi. Çünkü bir kural yok o kökleri ezberlerken. Yani ezberlemek gerekiyor. Çoğu zaman bir kural yok. Bunda ise öyle bir şey yok. Hep küçücük bir kural var ve bütün kökleri direkt elde edebiliyorsunuz. Ama bunu da bu zamanda bence Kürtçe bilenler için biraz şey gelecek, biraz zor gelecek. Çünkü bazı kurallar var ki bizim günlük hayatımızda çok yerleşmiş. Biz öyle konuşuyoruz ama aslında öyle olmaması gerekiyor. Yani bazı hatalar yapıyoruz söylerken bunları. Şimdi hep birlikte tek tek göreceğiz. Bu derste geçişsiz fiiller için ve diğer dersler, 8. derste ise geçişli fiiller için şimdiki zamanı öğreneceğiz. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Slaytdayken de mednekiye em dîsa bi mednekî em dest pê bikin û em analiza metnê bikin bi hevre. Dawiya hefteyê hevala min a zarokatiyê ji Amedê hat Stenbolê. Min şeveqê ew li balafirgehê pêşwazî kir. Em hatin malê, me bêhna xwe veda û em ji malê derketin. Pêşî em çûn Taksimê û em heta Karaköyê meşiyan. Em ji wir derbasê Eminönü'ye bûn û me li wir masî xwar. Piştre jî em ji rêya tramvayê heta Beyazîtê meşiyan. Me gelek cihên dîrokî dîtin. Em zav westiyan lê me rojeke têr û dijî derbas kir. Arkadaşlar bu metinin hepsi geçmiş zamanla yazılmış bir metin. Şimdi bakalım anlamına. Dawiya hefteyê hevalamla zarokatiye ji Amedê hat İstanbul'da hafta sonu çocukluk arkadaşım Ahmet'ten İstanbul'a geldi. Gelmek fiili neydi arkadaşlar? Hatin. Hatından hat kalmış elimizde. Min şeveqê ew li balafirgehê pêşwazî kir. Ben sabah onu havaalanında karşıladım. Karşılamak peşvazi kırın. Em hatin mali. Biz eve geldik. Yine hatını görüyoruz ama em olduğu için, çoğul olduğu için kişi eki görüyoruz burada. Me behna xwe veda. Behna xwe vedan dinlenmek arkadaşlar. Ve hesin de deniliyor. Behin vedan da deniliyor. Biz işte biraz dinlendik.
U emcimali derketin. Ve evden çıktık derketin çıkmak. Peşi emcim Taksim'i. Önce Taksim'e gittik. Bu em hatta Karaköy'e meşyan. Ve Karaköy'e kadar yürüdük. Meşin, yürümek fiilini görüyoruz. Emçivur derbası Eminönü'ye bun. Derbas bun. Diyor ki oradan Eminönü'ne geçtik. Derbas bun geçmek arkadaşlar. Umelhur masihvar. Ve orada balık yedik. Kış saşı emçiraya tramvaya hatta Beyazıt'a meşyan. Sonra da tramvay yolundan Beyazıt'a kadar yürüdük. Meggelek cihin diroki didin. Biz birçok tarihi yer gördük. Emza biz çok yorulduk. Yorulmak vasıtan fiili. Le merojeke terutişi derbaskır. Ama terutişi dolu dolu. Dolu dolu bir gün geçirdik. Yine geçirmek derbaskırın fiilini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fiilleri tek tek bir daha bakalım. Em yek biyek luan binerin li lekeran. Hevala minji amede hat. Mekot eftijan lekera hatin. Min ev peşvazi kir. Megot kijan lekere peşvazi kirin. Em jimale derketin. Kijan lekere derketin. Em çun Taksim'i. Kijan lekera çune. Em hatta Karaköy'e meşyan. Kijan lekere meşin. Melvur masi xwar. Kijan lekere xwarin. Merrojeke hoş derbaskır. Kijan lekere derbaskırın. Arkadaşlar burada şu fiillerin mastar halini, forma raderin dediğimiz mastar halini görüyorsunuz. Fiillerin mastar halini ve geçmiş zamanda da kullanımını görüyorsunuz cümle içinde. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekecek arkadaşlar. Bazen mesela şurada em demişiz, yani yalın zamir kullanmışız ama mesela burada me demişiz. Bükümlü zamir kullanmışız. Em için Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Me masihvar, biz balık yedik. Temelde ikisi de geçmiş zaman ama biri yalın halde olmuş, biri bükümlü halde. Arkadaşlar bu tam da geçişlilik, geçişsizlikle alakalı ve dersin başında ne dedik? Geçişsiz fiiller için olanı göreceğiz bu dersimizde, yani 7. dersimizde. O yüzden bizim işimiz bu ders için yalın olan zamirlerle ilgili. Şimdi bir de fiillere bir daha dönelim. Fiiller nasıl elde ediliyor geçmiş zamanda? Çok önemli. Dedik ki geçmiş zaman kökü ve işte şimdiki zaman kökü var. Adından da belli olacağı üzere tüm geçmiş zamanlarda geçmiş zaman kökünü kullanıyoruz. Ama bu kökün elde edilmesi çok kolay. Çünkü arkadaşlar bu forma raderin dediğimiz mastar halindeki fiillerden sonundaki biz neyi ya da ını atarsak, eğer ın varsa ın, ne varsa ne atarsak elimizde kalan bizim geçmiş zaman kökümüz oluyor. ın varsa ın gidiyor, ne varsa ne gidiyor. Tek tek bakalım. Çun gitmek fiili. Sadece ne var, ne gitti. Benim şimdiki geçmiş zaman köküm ne kaldı elimde? Sadece çu kaldı. Peki ez için örneğin bu cümleyi nasıl kuracağım? Ez çum. Ez çum. Bakın sadece şimdiki zaman ez'e göre olan kişi eki geldi. Hatın fiili gelmek fiili. ın var sonunda. Yanında ı da var. ın varsa ın gidiyor dedik. Elimizde hat kaldı. Peki ez'e göre nasıl çekimleyeceğiz? Ez, hat, bir de kişi ekimiz ez hatım, ben geldim oldu. Huarım var arkadaşlar. Huarın ın var sonunda, o yüzden ın gitti. Huar kaldı elimizde. Nasıl söyleyeceğiz geçmiş zamanda? Min huar, ben yedim. Burada artık şimdi kişi eki görmüyoruz artık burada. Bu bizim diğer ipucumuz. Ama geçişsiz fiillerde kişi ekini kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten buradan tespit edebilirsiniz onu. Got'un söylemek. ın var, ın gitti. Got kaldı elimizde. Min, got, ben söyledim. Yine kişi ekini görmüyoruz çünkü bunlar geçişli fiil. Diğer dersimizin konusu. Gerin arkadaşlar, gezmek. Ne var sadece? ın yok. Bakın bu ı değil. O yüzden neyi attık? Geri kaldı elimizde. Peki ez'e göre nasıl çekimleyeceğiz? Ezgerim, ezgeriyam ya da her ikisi doğru. Habitin çalışmak. Sadece ne var? Bunlarda sakın şu i'yi de atmayın. Habit değil kökümüz. O şimdiki zamandaydı. Geçmiş zamanda
Ne varsa ne gidiyor, ın varsa ın gidiyor. Burada sadece ne var? Habiti kaldı kökümüz. Es habitim, ben çalıştım oldu. Ahvin konuşmak. Ahvi ne vardı ne gitti? Geçmiş zaman kökü. Es ahvim ben konuştum oldu bu. Avetin atmak. In var, ın gitti. Avet kaldı elimizde. Minavet ben attım. Geçmiş zaman hali arkadaşlar. Şimdi dedik ki bazıları mınla yapılıyor, bazıları ezle. Bu tamamen geçişli ve geçişsiz olma durumuna göre değişiyor. Ve biz bu derste ne gergöhezi yani geçişsizlik durumu üzerine, geçişsizlik durumunu öğreneceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Hekeleyker ne gergöhez? Geçişsiz, intransitif ve yani geçişsiz ise fiilimiz. Bireser tüneye, nesne yoktur. Kırdeharu dimine, özne yalın halde kalır arkadaşlar. Es, du, ev, em, hun, ev ya da işte isim kullanacaksam zozan, mırat, artık her neyse. Yalın halde, asla bükümlü halde değil. O min, te grubu değil, es, du grubundan kullanacağız. Leker ligori kırdeyi tek şandın. Fiil özneye göre çekimlenir. Ango hartafen kesalet emkaranin. Yani kişi ekleri kullanılır arkadaşlar. Kişi ekleri kullanılır. Örneğe bakalım. Şimdi burada çun gitmekti, ne vardı ne gitmişti, çu kalmıştı kökümüz. Peki sen gittin diyeceğim. Sen gitmek geçişsiz bir fiil. O yüzden tu halini kullanıyorum. Tu, çu, bir de kişi ekini kullanacağım. Ligori kırdeyi tekşandı. Tu çui, sen gittin. Piştite senden sonra ez hadim, ben geldim. Gitmek ve gelmek bunlar geçişsiz fiil. O yüzden nesne almaz. Presertüneye, kırde harudimine özne yalın halde kaldı. Ligori kırdeyi tekşandı. Özneye göre de çekimledik. Şimdi biraz daha geçişsiz nasıl bileceğiz biz geçişsiz ya da geçişli olmasını? Biraz bunun üstünde duralım. Burada çok güzel ipuçlar var. Böyle liste yapmaya çalıştım. Sizin de daha kolay tespit edebilmeniz için. Şimdi birincisi dedik ki nesne yoktur arkadaşlar. Breser tüneye, ango bersiva çiye tüneye. Nesne yoktur. Yani ne'nin cevabı yok. Şimdi Türkçe'de biz bunu öğrenirken okullarda hep neyi ve kimi soruların cevabını yok diye öğreniyorduk. Neyi ve kimi sorularının cevabı yok. O zaman geçişsiz oluyor. Örneğin es hatim, ben geldim. Şimdi bakalım çı yani ne'nin cevabı var mı? Ben ne geldim? Saçma oluyor değil mi? Ben araba geldim olmaz örneğin. Ben arabayla geldim oluyor. Yani ben neyi geldim, ben kimi geldim? Bunların cevabı yok. O yüzden geçişsiz kabul ediliyor. Cevap yok. Versif ne? Peki geçişsizse ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradakileri yapıyoruz. Geçişsizse eğer kırda harudumine özne yalın halde ve fiil de özne göre çekimleniyor. Bu kadar. Şimdi devam edelim diğer ipucumuza. Lekerin kubu bu ne çedbin ne gergühezin. Yine güzel bir ipucu bu. Diyor ki olmak fiiliyle oluşan fiiller geçişsizdir. Hani birleşik fiiller olmak fiili oluyor diye bazen. Örneğin ez nehoşbum. Ben hasta oldum. Tumazın buyi. Sen büyüdün. Böyle bunun olmak fiiliyle oluşan tüm birleşik fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Bir de arkadaşlar bunu bir yerde söylemiştim hatırlıyorum. Aslında neydi? Mesela ez nehoşum ben hastayım demek. O fişekleri var ya onların aslında olmak fiili, tıpkı İngilizce'deki to be fiili gibi olmak fiili olduğunu söylemiştik. O hani emizar to be'ye dönüşüyordu. Bizdeki kişi ekleri ise buna dönüşüyordu. Mesela ez nehoşum onun şimdiki zamandaki hali. Ez nehoşbum onun geçmiş zamandaki hali ya da ez nehoşbübüm onun gelecek zamandaki hali. Aslında onların hepsi olmak fiili. Ya da büyümek. Bunu nasıl çevirebiliriz? Hasta olmak, büyük olmak gibi yani mantalite bu aslında. Yine ezmazınım, ben büyüğüm, şimdi büyüğüm. Ezmazın bum, ben büyüdüm. Ezemazın bıbım, ben büyüyeceğim. Aslında o kişi eklerin hepsi olmak fiili. Hemu kartafın kesane drastiya xoda lekera bunene hevano. Evet, buna da tik attık, bunu da öğrendik. Olmakla oluşan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek? Bu bizim öznemizin yalın kaldığı ve fiilimizin de özneye göre çekimlenmesi demek. Lekerin libandore hamula çedikin ne gergezin.
Yine çok güzel bir ipucu arkadaşlar. Bu %90 oranında doğru. Yani bazı istisnalar var. O yüzden böyle belirttim. Diyor ki bütün vücudumuza eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa biz onu geçişsiz kabul ediyoruz. Örneklere bakalım. Çun gitmek fiili. Şimdi ben bir yere gidince benim bütün vücudum hareket ediyor. Bütün vücudum gidiyor. O yüzden bu geçişsiz kabul ediyor arkadaşlar. Hatin gelmek fiili. Yine bir yerden gelince bütün vücudum geliyor. O yüzden bütün vücuduma etki ettiği için bu fiil geçişsiz kabul ediliyor. Ketin düşmek, bütün vücudum düşüyor. Vastan yorulmak, bütün vücudum yoruluyor. Mırın ölmek, bütün vücudum ölüyor. Bu şekilde bütün vücudumuza etki ediyorsa arkadaşlar geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek arkadaşlar? Geçişsiz kabul edilmesi demek öznenin yalın, fiilin de özne göre çekimlenmesi demek. Pırane lekerin kubu ine dıkkadın ne gergözün. İnle biten fiillerin çoğu geçişsizdir. Bunu zaten şeyde görmüştük. O fiilleri öğrenirken, türemiş fiilleri öğrenirken söylemiştik. İnli oluyorsa hep kendi kendine olma anlamı var. Yani kendi kendine oluyorsa ne demek? Arkadaşlar nesnemiz yok demek zaten. Bir nesnemiz yok orada. Bu anlama geldiğini de söylemiştik. Hatta o zaman demiştik bunlar geçmiş zamanda işimize yarayacak. Evet geçmiş zamanda inle bitiyorsa çoğunluğu ama yine istisnalar var her dilde olduğu gibi. Geçişsiz kabul ediliyor. Örneğin gerin gezmek, fırın uçmak, barin yağmak, bazin koşmak, karisin donmak, kelin kaynamak. İlle biten fiillerin çoğu. Birkaç tane çıkarırsak sanırım hemen hemen hepsi diyebiliriz. Geçişsiz kabul ediliyor. Hatta arkadaşlar şimdi bir örnek vereceğim. Örneğin ahvin ya da peyvin konuşmak demek. Aslında ahvin ya da peyvin bunun geçişli olması gerekiyor değil mi? Çünkü ne konuştum? İşte bir şey hakkında konuştum, haber konuştum falan. Yani ne sormuştum, neyi konuştum diyebiliyorum. Bir cevap var. Ama arkadaşlar in ile bittiği için biz onu da geçişsiz kabul ediyoruz. Ve o yüzden es ahvim, es peyvim diyoruz. Min ahvi demiyoruz. Yine es yani öznemiz yine yalın kalıyor. Normalde geçişli olması gerekiyor ancak inle bittiği için yine biz bunu geçişsiz kabul ediyoruz. Ya da arkadaşlar mesela akıvin peyvin konuşmak demek haberden de konuşmak demek. Haberden ya da kısekrin de konuşmak demek. Arkadaşlar örneğin orada da dan yani vermek aslında bir şeyi vermek geçişli ya da kısekrin yapmak bir şeyi yapmak geçişli. Sırf bu fiillerden dolayı min haberda min kısekir ama es ahvim es peyvim. İnle bitenler geçişsiz gibi çekimleniyor. Diğerleri geçişli gibi çekimleniyor. Anlam aynı anlam olmasına rağmen. Belli. Ember devam bakın. Şimdi arkadaşlar bazı fiilleri tüm kişilere göre çekimleyelim dedik ki. Geçişsiz ise nasıl anlıyoruz geçişsiz olmasını? Şu kurallardan anlıyoruz. Özne yalın ve özne göre çekimleniyor. Çun kokaviçiye dema boride edem himbun ten eminneyi babicin çuma destemede jibo eze es çum bo tuye tu çuyi bo eve ev çu ev çuyena ev çu evci istisna dema boriye eme kasektin begerin vedere jibo em hun ev şu به همان شکل چیدن یعنی برای قرار تفین kesane به همان şekline emçun, hunçun, evçun. Arkadaşlar şimdi çunda ne var sonunda neye attık? Çu kaldı şimdi geçmiş zaman kökümüz. Bütün kişilere göre artık çekimleyebiliriz kişi şeklini kullanarak. Esçun ben gittim, çu'yu sen gittin, evçu o gitti. Arkadaşlar burada dikkatinizi çeksin. Üçüncü kişi eki yok. Evçu'ye demiyorum artık. Geçmiş zamanda Kartafak esasem evçüne üçüncü tekil kişi eki yok arkadaşlar. Kullanılmıyor. Emhun evçün biz gittik, siz gittiniz, onlar gittiler. Bilmeniz gereken şey ev için e kullanılmıyor artık. E ya da y. Şimdi devam edelim. Hatin gelmek, neyi gelmek, kimi gelmek cevabı yok. O yüzden geçişsiz fiil ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden geçişsiz fiil. Ne yapıyoruz? Geçişsiz fiil olunca ez grubundaki özneleri kullanıyoruz. Zamirleri kullanıyoruz. Es hatim, tu hati, ev hat, disa kartapak esasem tuneye, em hatin, hun hatin, ev hatin. Lekeran man. Tene ne heye ne çu kokavi destemede mama.
ام لگوری همو کسان ام چکن لدی سبالا خو بدن یک گواز جک دمینم همو لاشی من دمینه شبروی چه ازی قرطافن ay binaken xarub karbinem anşi ez çimam bersif tune şberve em wek neger göz kabul dikin em nihal ligori cinapkan çekin ez mam tumay evma disa qartafa kesasem tuneye em hun evman mirin mirin in heye in çu destemede mirma em ligori hemu kesan bikşinin ez mirim tu miri ev mir disa qartafa kesasem tuneye em hun ev mirin çok jibo kesim pırşımar qartaf به همان شکل چedbin aynı. Megotçı ya grinçiye qartafa kesasem yani bu evi tu qartaf naib karar tuneye evana. لیکرین جوی دیسا اوشی بله روشک خوشه جبر کنه gana serime tevlih evde ben rastyavan binirin. Arkadaşlar Lekerin cevi bunu böyle ikiz fiiller gibi çevirebiliriz yani ikiz şekillenen fiiller gibi. Şimdi burada iki tane kullanım göreceğiz. İkisinin de doğru olduğunu göreceğiz. Eminim böyle biraz bilenler varsa evet böyle de söyleniyor aslında böyle de söyleniyor diyeceklerdir. Şimdi gerin gezmek dedik. Ne varsa ne gidiyor, ın varsa ne gidiyor. Burada ne var, ne attık. Geri kaldı değil mi kökümüz? Normalde nasıl demem lazım? Ez gerim. Ben gezdim. İşte neyi gezdim, kimi gezdim olmadığı için ez diyeceğim buna. Mın demeyeceğim. Ez gerim, ben gezdim. Peki biz bunu daha çok nasıl söylüyoruz ya da nasıl duyuyoruz? Ez geriyam gibi duruyoruz. Ez geriyam. Bu şekilde duyuyoruz. Neden arkadaşlar? İşte bu lekerin cevi formatına giriyor ve her iki kullanımda doğru. Her iki kullanımda doğru. Bunu da söyleyebilirsiniz, bunu da söyleyebilirsiniz. Asla yanlış değil. Bazin koşmak. Ne var ne gitti. Ez bazim, ben koştum. Ez baziyan, yine ben koştum. İkisi de doğru. Barin yağmak. Ne var ne gitti kökten. Bar kaldı kökümüz. Pardon, bari kaldı kökümüz. Baran bari, yağmur yağdı. Ya da baran bariya, yine yağmur yağdı demek. Kelin kaynamak. Ne var ne gitti. Af keli, su kaynadı. Af keliya, su kaynadı. Aynı şey. Kenin gülmek. Ev kenin, onlar güldüler. Bakın keni kökümüz değil mi? Ne var ne gitti. Bir de çoğul kişi eki kullanılmış. Üçüncü çoğul kişi. Ev kenin, onlar güldüler. Ev kenyan, yine onlar güldüler. Vastan ya da vastin ikisi de yorulmak demek. Sözlükte böyle de görebilirsiniz, böyle de görebilirsiniz. Şimdi ne var ne gitti. Ya vasta ya da vasti her ikisi kaldı kökümüz. Ez vastan ben yoruldum. Ez vastin ben yoruldum. Ya da ez vastiyam yine ben yoruldum demek. Her iki konumda doğru. Dikkatinizi bir şey çeksin. Bu hangi durumda oluyor arkadaşlar? Bu inle biten fiiller için oluyor. Yani her iki kullanımda duyabilirsiniz. Çoğunlukla bunu duyarsınız ama. Şu formu daha çok duyarsınız. Hatta sanırım böyle dile daha güzel mi geliyor? Belki o yüzden artık bu şekilde yerleşmiş. Neyi nerede ma boruya sade. Neyinya hemu demin bori bneyi çedbin. Hevano hemu demin boriş bilive deme se demin bori dinjene yeni sereke. Neyinya hemu yan bneyi çedbin. Emel Begar Mina Kançı Biner'in çava çedbe. Arkadaşlar şimdi olumsuz formunu görüyoruz. Burada diyor ki bütün geçmiş zamanların olumsuzu ne ile yapılır? Yani fiilin başına ne getirilerek yapılır. İşte bu neye benziyor? Gelecek zamanda da ne yapıyorduk değil mi? Bu yatıp yerine ne getiriyorduk? Burada da öyle. Sadece bir şey atmamıza gerek yok. Çünkü geçmiş zaman eki yok aslında arkadaşlar. Sadece geçmiş zaman köküyle bir zaman oluşturuyoruz. Artık bir ek olmadığı için sadece hiçbir şey atmıyoruz. Asıl fiilin önüne getiriyoruz. Hep yaptığımız gibi. Es hatim mali le huşkamın bimin ve nehat. Es hatim ben geldim. Es hatim mali ben eve geldim. Le hoşkamın bimin ve nehat ama kız kardeşim benimle gelmedi. Eğer ben olumlu yapmak isteseydim ne diyecektim? Bimin rehat diyecektim. Benimle geldi. O benimle geldi. Üçüncü kişi olduğu için üçüncü tekil eki yok. Hatından sadece hat kaldı elimizde. Ama olumsuz yapıyorum. Ne yapıyorum? Sadece başına neyi getiriyorum? Emneketin azmine. Biz sınava girmedik. Eğer ben bunu olumlu yapmak istersem emketin azmine. Biz sınava girdik. Olumsuz yapacaksam sadece fiilimin önüne ne getiriyorum? Neketin azmine girmedik. Evduhşev zu raneza. O dün gece erken uyumadı. Arkadaşlar siz kendinize düşünün. Burada ne niye başta değil, niye ortada? Çünkü tık bizim işte
şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda da böyle üstünü çizdiğimiz gibi eğer bir fiil ön ek alarak türemişse, örneğin burada razan, ra ön ekini görüyoruz. Böyle zamanlarda neydi? Hep eklerimiz ortaya geliyordu. Çünkü ne demiştik? Bizim için her zaman asıl fiildir. O yüzden olumlu zaman ekleri, olumsuzluk eki hep böyle asıl fiil kökünün önüne geliyor demiştik. Aynı kural burada da geçerli. Artık bir daha özellikle bunun için bir sayfa oluşturup böyle açıklamaya gerek yok. Çok fazla üstünde durduk. Çim anne çiğ seyrane, sen neden pikniğe gitmedin? Şimdi çiğ seyrane dersem sen pikniğe gittin. Ne çiğ dersem başına ne geçirsem artık onu olumsuz yaptım. Zilan he ve ne gerya mali. Yine ne görüyoruz? Gerinden ve gerin. Gezmekten dönmek. Zilan hala eve dönmedi, varmadı. Bir örnek alarak türemiş bir fiil görüyoruz burada. Böyle fiillerde ne oluyordu? Ne hep ortaya geliyordu arkadaşlar. Yani asıl fiilin önüne geliyordu. Burada da asıl fiilimiz gerin. Gerinde ne var, ne gitti, geri kaldı elimizde. Bu işte inle biten az önce gördüğümüz şey. Lekerin cevi ikiz şekillenmiş bir fiil. Vene gerimale ya da vene gerimale her iki formda doğru. Belin hal vermet nekeye min evmetin hinkerasa diye min vergirt. Yani ne minnevilsan. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Buradaki örneklerle biraz daha oturtalım geçmiş zamanı. Rokan felat keshene u evne kadına berahoda dağıtın kampinerin çidibeyşin. Felat tudo likudere buyi. Megotçı lekerin kubu bune çedbin. Hamu ne gergözün. Şiberviji evvek tumaye. Edinette tumaye. Tudo likudere buyi. Felat sen dün neredeydin? Neredeydin? Şimdi Tulkudere'yi dersek sen neredesin? Ama ne demiştik? Kişi eklerinin geçmiş zaman hali aslında bun olmak fiili. Bununla olan bütün fiiller de her zaman zaten geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden özne sade kaldığı, özne göre çekimlendi. İyi almış burada kişi ekini. Ezlite gerim, ben seni aradım. Bakın gerim, bu gerim fiili aslında bu le gerin yani birini aramak bu gezmek değil çünkü l ile kullanıldığını görüyoruz. Yine inle bittiği için ama neyle bittiği için neyi attım geri kaldı elinde. Ben seni aradım. Arkadaşlar bu da yine bir fiil aslında. Ben neyi aradım, kimi aradım aslında geçişli olması gerekiyor ama ne demiştik? İnle bitenlerde böyle bir şey var. İnle bitenler çoğu zaman yine geçişsiz kabul ediliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bez ez ne göçtüm de yine bunu ne giyiştim ne gahaştım ikisini de söyleyebilirsiniz. Ama bu ama yerine kullanılıyor. Le de diyebilirsiniz. Sana ulaşamadım. Gahaştın ulaşmak ya da giyiştin her iki formda doğru. ın var, ın gidiyor sonunda. Ez'e göre çekimliyoruz. O yüzden ın geldi kişi eki ve sana ulaşmadım. Olumsuzluk ekini başına getirdik. Do ez çum guntro kancan. Ferhat Bece do ez çum guntro kancan. Lekera tune pırheysan el gore ezihat yakşandın. Ez çum ez bersif tuneyş bervişi neger göze li gore ezet yakşandın. Anca hamula şimin diçe li gore ezet yakşandın. Xeyr bu. Disem forma bori dibinin. Çima hevano çi berku ez bejim xeyre. Ev daman haye leme çi got me got kartafên kesane giş lekera bunene çi bo wî jî gavan werdigerinin dema borî ediwek forma bu em dibînin forma bu iç bune dişi neçû. Arkadaşlar dedim ki şimdi ben xeyre dersem hayırdır xeyre yani şimdi hayırdır aslında şimdiki zaman ya da geniş zaman cümlesi. Ama hayır böyle nasıl çevireyim? Hayırdı yani ne oldu gibi söyleyeceksem artık ne dedik? Kişi eklerinin hepsi aslında bun olmak fiili dedik. O yüzden geçmiş zamanda bu ile olan formu görüyoruz. Zaten bunu da söyleyecek bir şey yok yani zaten olmakla oluşursa ne gergez falan. Bir de bun neyle bittiği için neyi attık? Artık geçmiş zaman halini kullandık. Da biramın ne hoş bu. Aynı şeyi görüyoruz. Diyor ki büyük annem hastalandı. Şimdi nehoş edersem şimdi hasta. Nehoş o hasta. Ama hastalandı artık o kişi ekini
bu olan formunu görüyorum. Geçmiş zamana çeviriyorum çünkü. O hastalandı. Nehoş bun. Yine bununla oluştuğu için burada öznemimizin büküme uğramaması gerekiyor. Ama burada bir tamlama var. Da piramın büyük annem diyoruz. Benim büyük annem. Eğer ben burada isim kullansaydım, örneğin Da piramın ismi Navi Da piramın biraz be, biraz Fatih be. Yani bir isim kullanacaksam ben, eğer büyük annemin ismini kullanacaksam artık orada büküm halini kullanmama gerek yok. Zaten bunu öğrendik geçişsiz fiillerde. Çünkü özne hep yalın kalıyor. Esçüm Serdanavi. Ben onu ziyarete gittim. Serdan şey demek böyle. Aynen ziyaret gibi çevirebiliriz. Onun ziyaretine gittim. Gitmek fiili, geçişsiz bir fiil. Neyi gittim, kimi gittim cevap yok. Ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden yine geçişsiz. Özne, yalın, fiil özneye göre çekimlenmiş. Hevi dıkım kunene hoşçaka grambe. Pardon arkadaşlar. Umuyorum ki ağır bir hastalık değildir. Yani aynen ağır bir hastalık değildir. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biraz alakasız konuyla. Burada ne hoşı gibi görüyoruz. Şimdi önceden bunu bazen yorumlarda da soru olarak soruyorsunuz. Ben hepsini aslında i ile yazıyorum. Önceden y'nin önündeki i'yi biz ı formunda yazıyorduk. Yani bu bizim i'miz ya. Çünkü işte şey deniliyordu. Çünkü o y'den dolayı bir yarım i sesi zaten çıkıyor. Bir daha i yazmamıza gerek yok falan deniliyordu. Ama sonradan bu kural değişti. Son 3 senedir, 2-3 senedir hatta değişmeye başladı. Şimdi biraz daha oturdu. Artık i'yi i olarak yazıyoruz. Çünkü diyoruz ki kökün asla değişmemesi gerekiyor. Bu kuraldan dolayı bazen kelimelerin kökü değişiyordu. O yüzden değişti bu kural. Hala böyle yazan var. Şimdi iyi gibi yazan var. Ben çoğunlukla iyi gibi yazıyorum. Tercihi de size bırakıyorum. Kitaplar yanlış diyor ama onu söyleyeyim. Ben demiyorum ama ben de iyi gibi yazıyorum artık. Bu da kitabın eski çapı olduğu için. Türkçe'de çap deniliyordur umarım. Şiber çapak yerine şiber bir şey heşi ve ı der bastı be. Naha çavaya şimdi nasıl? Naha baştıra şimdi daha iyi. Bakın buradaki her şeyi biz gördük. Baştır daha iyi. Yani eğer eksikleriniz varsa mutlaka birinci kura bakın. Bir de arkadaşlar birinci kurda 29 tane konu verdik biz. Aslında birinci kur konusu o kadar fazla değildi. Ama hem işte o Covid dönemi herkes evdeydi çıkamıyoruz dışarı. Sizin de çok iyi faydalanmanızı istedik. O yüzden aslında ikinci kur konularının çoğunu da orada vermiş olduk. O yüzden güzel konular var. Eğer böyle kafanıza koyduysanız, çalışmak istiyorsanız teker teker başlayarak gidebilirsiniz. Sıralaması güzel. Hepsi birbiriyle alakalı ve hepsi birbirinin üstüne eklenerek devam ediyor. O yüzden mesela bir derste gördüğünüz bir kelimeyi işte 2 ders sonra da görebiliyorsunuz ya da bir kalıbı. O yüzden eksikleriniz varsa öyle işte baştır, daha iyi. Yani bu tür şeyler varsa dönebilirsiniz o derslere. Derbasibe geçmiş olsun. Spastım ve doçıkır. Teşekkür ederim. Sen dün ne yaptın? Burada ne görüyoruz? Sen ne yaptın? Şimdi bu bir diğer dersimizin konusu ama yapmak fiili, neyi yapmak, kim yapmak geçişti. Böyle söyleyip kapatmış olalım şimdilik bu konuyu. Tu beştar civine bu sen toplantıya katıldın mı? Beştar bun katılmak, bununla oluşan bir birleşik fiil. O yüzden ne yaptım? Öznemi yalın halde kullandım ve fiilimi de özneye göre çekimledim. Beli, evet. Çava derbas bu. Nasıl geçti? Yine derbas bun geçmek fiili. Bununla oluşan fiiller hepsi geçişsiz. Çava derbas bu direkt kullanıyorum. Eğer ben burada deseydim, yani toplantı nasıl geçti deseydim, civin çava derbas. Yani civini yalın halde bırakacaktım değil mi? Artık bükümlü halini kullanmayacaktım. Bu kuraldan dolayı yani olmak fiiliyle oluşan her şey geçişsiz. Geçişsiz de özne yalın kalıyor. Özne yalın kalıyor ve özneye göre çekimleniyor. Geleki baş bu. Çok iyiydi. Yine baş bun iyi olmak. İyiydi diyorum. Bun ile oluştuğu için geçişsiz kabul ediliyor. Yine civin baş bu. Bu şekilde oluyor. Bir de işte geleki baş bu çok iyiydi. Zav baş bu çok iyiydi. Pır baş bu çok iyiydi. Böyle bunların hepsi çok demek oluyor. Kullanmak da size kalmış hangisini kullanmak isterseniz. Jibilite senin dışında senden başka hemo havar hatın. Tüm arkadaşlar geldi. Çoğul olduğu için çoğul olarak çekilmemiş hatın fiili. Jibilite senin dışında burada jibili bir daha çek gördüğümüz için hatta jibilite senin dışında böyle bir tamlama da olduğu için bükümlü hali kullanıldı. Bunu da bir şeyde görmüştük. Kahanek dersimizde görmüştük. Yani bağlaç dersimizde görmüştük bu bağlacı. Bunu da söylemiş olayım.
Beli hevalna nihajem derbasi hindari ekibi bin. Dîsa wek hergav pêşî ez bêjim û jinek bifikirin û em bi hevdûre li bersivê binêrin. Tu dona pêr çima bi me re hatin neyni şanoyê. Diyor ki sen dün değil ondan önceki gün, bu pêr işte o 2 gün öncesi anlamını veriyor. Yani dün değil ondan önceki günün anlamını veriyor. Bi me re bizimle, neden bizimle tiyatroya gelmedin? Emeçi bakın hatin heye, ın heye, ın çu tene desteme de hatma. Ez bejim hat ji bo tu yê me bikişinin hatî şanoyê tiyatroya geldin. Emin neyini bakın, neyini demek çi dikir, tenê me ne danî pêşiya wî, nexwe me çawa bêjin, bi me re nehatî şanoyê. Karê te kengê qedîm. Divir de ne heye ne çu, ev iye ne iye bala xwe bidin, tenê ne çu qedîma. Ez bêjim karê te kengê شابه ما قلت ذاكرين جوية يعني دو فورم هنا her دوشي راسته قدي أنشي قديا her دوشي راسته ما وبترى نقطة هي peyvin neyni heval nome çi got ne heye ne çu peyvi mavek kok eze forma neyni bikim ne deyin eze ne bin peşavi ne peyvi Jbo evi ji kartafa kesane tuneye nehozi rast usadık bejim ne peyvi. Arkadaşlar işte bu istisna olan fiillerden birini görüyoruz. Peyvin konuşmak. Ne var sonunda ne gitti? Peyvi kaldı elimde. Olumsuz yapacağım ne peyvi oldu. Üçüncü kişiye göre çekemeyeceğim. Dedim ki üçüncü kişi ki yok geçmiş zaman için. Bir şey getirmiyorum ne peyvi. Ev bitere ne peyvi. O seninle neden konuşmadı dedik. Ama burada konuşmak fiilini görüyoruz. Aslında konuşmak geçişli bir fiil. Çünkü neyi konuşmak, kimi konuşmak bunların cevabı var. Ama inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. O yüzden öznemiz yalın halde, sade halde kullanılıyor burada. Ez li semsure ji dayık bun. Lekera ji dayık bun. Lekera ke heve dudaniyem dibinin. Tede bun heye, ji bo iş bersivame hesane bun hebe ne gergöz. İşte kırde xarumaye, li gori kırdeyi verek çandın. Li gori eze jî ne heye min ne avê. Ez li semsure ji dayık bun. Ji dayık bun doğmak arkadaşlar. Doğmak. Bun var o yüzden geçişsiz. Ez'e göre çekimleyeceğim yani özneme göre çekimleyeceğim. İşte özlem sade yalın halde kalıyor. Ne yapıyorum? Ne var fiilinde neyi atıyorum. O yüzden ez'e göre de çekimlersem me getiriyorum ez için olan kişi şeklini. İşte dayık bun. Ben Semsur'da Adıyaman'da doğdum. Oldu. Parna perar. Yine bir per görüyoruz burada. Bu da arkadaşlar parna perar bir kalıp geçen sene değil ondan önceki sene. Yani yine o bir önceki anlamını verdi. Emdi batlane de biz tatilde, batlane tatil demek. Lekera çuneheye ezigori emi bikşinim. Naho em çun vane biz tatilde Van'a gittik. Arkadaşlar şimdiki zaman geçmiş zaman kökü sadece çu ya çok fazla şimdiki zaman kökü diyorum çünkü hep ağız alışkanlığı ya onu bir sürede kullandık. O yüzden kusura bakmayın umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Geçmiş zaman kökü sadece çu ne var ne attık. Em'e göre çekimledik. Em için olan kişi şeklini getirdim. Neyi getirdim? Em çun gittik oldu. U ave disaze ligori emi bükşini ketin in heye in çu ket madde sisteminde ligori emi em ketin ave. Ez irozu jikar derketin ez çi derketin bersirtine anca hamula şemi dertkeve ji berwêjî ne gergüheze ji berwêjî gorî ezê were kişandin in heye in çu di cêwî de jî li gorî ezê qartefa kesane hat derketin ew saat dişeşan de gaçtin hevpeyvîne Gıhaştın, ez çi gaçtım tuneye, anja hemû lacê min digîje, hemû laçê min digîje, ji ber vê jî ne gergöze, li gorî ew ê were kişandin, heke yek jimar be yek jimar, pir jimar be pir jimar, ez çawa bêjim, in çû kokma destê me de, ew gıhaştın. Wek min got, diyare ku pir jimar e. Belê hevalên hêja, duanaya me bi dawî bû, hevkadin wek min got em ê êdî ji bo lêkirîn, gergühez em ê li demaboriya sade
Anji li demaborya dedeyi binerin. Her du form çirasın yani demaborya sadece demaborya dedeyi hemen miçara ko em iro himbun. Hevi dikmiş boğaşı suda var bu. Ya brastit tiştekî onha ji ber bikin tune wek min got yani ne weklê dema niha dema fireh dema bihê yani tenê in hebe in diçe ne hebe ne diçe işte kirde xero dimîne gorî kirdeyê têk çandin. Tenê ev rêge senet birde. Li baş bilirim. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Güzel bir dersti. Çok önemli bir konuydu. Ben de bu materyali hazırlarken böyle sizin işinizi kolaylaştırmaya çalıştım o kurallarla. Umarım anlayabilmişsinizdir. Faydalı olmuştur sizin için. Unutmuyoruz. Ne var arkadaşlar? Sade geçmiş zamanda yani görülen geçmiş zamanda sanırım böyle çevriliyor. In varsa in gidiyor, ne varsa ne gidiyor kökünde. Bunu öğrendik. Öznemiz yalın halde kullanılıyor. Özneye göre çekimleniyor. Bunu öğrendik. Bir de üçüncü tekil kişi için herhangi bir ek olmadığını öğrendik. Yani kişi ekinin kullanılmadığını öğrendik. Bu kadardı bugünkü dersimizin konusu. Diğer derste geçişli fiiller için geçmiş zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Jardim xeratın ferqa kurdi. İro emek dema borya sade, anjiz dema borya dedeyi berdevam bikin. Li cari emel ser lekerin gerguhez bisekin. Duane bori de jbo lekerin ne gerguhez dema bori çava çedbe emhin bubun. Nahaçi heke leker gerguhez be çava çedbe emehini ve bibin. Arkadaşlar 8. dersimize hoş geldiniz. Yine basit geçmiş zamandan devam edeceğiz. Ya da görülen geçmiş zaman ya da dili geçmiş zaman her ne diyorsanız. Ancak bu 8. dersimizde artık Türkçeden ayrılan kısmını göreceğiz. Türkçeden farklı kısmını göreceğiz geçmiş zaman için. Çünkü bu dersimizde eğer fiil geçişli ise geçmiş zaman cümlesi nasıl kurulur? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Diğer derste ne dedik? İşte geçişli değil ise yani nesne almıyorsa ne oluyordu? Özne hep yalın halde kullanılıyordu ve biz fiili özneye göre çekmiyorduk. Fiil kökünü bulmak çok kolaydı. Bunların hepsini öğrenmiştik. Şimdi bu dersin ayrıntılarına geçelim. Dîsa metnekê em bi hevdûre bixwînin. Merheba hevalîzinar. Hêvî dikim rewşa te baş e. Bibore, min nameya te dereng bersivan. Min dest bi karekî nû kir. Lewma min derfet nedît ku ji te re binivîsim. Te di nameya xwe de gotiye ez nexweş ketim. Li xwe miqatebe. Heke pêwîstiyekî te hebe min haydar bike. Digel silavan berîtan. Bila balawe jî bikişîne divir de min heye, te heye. Ango cinavkên tawan dihene, cinavkên xero tunene. Tev jî hevokên dema borîne. Lê cinavkên me ne xero ne, tawan dîne. Arkadaşlar şimdi burada bazı geçmiş zaman cümleleri geçiyor. Bunların hep birlikte tek tek analizini yapalım. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey kullanılan zamirlerin bükümlü zamir olması. Şimdi o cümleler burada ayrıntısıyla yazıyor. Tek tek analiz edelim. Min nameyatta bersivand. Ben mektubunu cevapladım. Bakın tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama ez yok, onun yerine min var. Ya da min dest bikare kir. Ben bir işe başladım. Yine tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama bükümlü zamir var. Min derfet nedir? Derfet değilken böyle fırsat bulmadım. Böyle çevirince böyle düşünebilirsiniz. Ben fırsat bulmadım ya da te nameya xwe got. Ez nexweş ketim, te di nameya xwe got. Sen mektubunda söyledin. Arkadaşlar burada dikkatimizi çekmesi gereken şey buradaki fiillerin hepsinin nesne alması. Şurada kırmızıyla belirttiklerimin hepsi nesne. Örneğin min nameya te bersivan dediğimde ben mektubunu cevapladım. Ben neyi cevapladım? Mektubunu. Bakın neyi sorusunun cevabı nesne olarak karşında. Ya da min dest bikare kir. Ben bir işe başladım. Ben neye başladım? İşe arkadaşlar. Min derfet nedir? Ben fırsat bulmadım. Ben neyi bulmadım? Ben fırsat bulmadım. Ya da ted nameya xwe got. Sen mektubunda söyledin. Neyi söyledin? Ez nexweş ketim. Hasta olduğunu söyledin. Bunların hepsi bize neyi cevabını veriyor? Neyi sorusunun cevabını veriyor? O yüzden bu fiillerin hepsi geçişli. Yani şunu diyebiliriz. Eğer fiilimiz geçişliyse kullanılan zamirler bükümlü zamir olmalı
ya da özne de büküme uğramalı. Şu cümleye bakalım. Ezne hoş getim. Ezne hoş getim, ben hasta düştüm. Tam karşılığı bu. Yine ketin fiilinin geçen derste geçişsiz bir fiil olduğunu görmüştük. Çünkü ketin böyle girmek, düşmek anlamlarını veriyordu ve bir fiil böyle bütün vücudumuzu etkiliyorsa geçişsizdi, değil mi? Ya da neyi düştüm? Cevabı yok. Bu yüzden geçişsiz. Eğer geçişsiz ise tıpkı buradaki gibi özne yalın halde, eğer geçişli ise tıpkı buradakiler gibi özne bükümlü halde olur arkadaşlar. Dediğim gibi Türkçe'de tek bir karşılığı var. Ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben gittim. Ama Türkçe'de durum bu yönden değişiyor. Burada bazı cümleler var. Şimdi bu cümlelere de tek tek bakalım. Hevalamcı Ahmet Ehad. Arkadaşım Ahmet'ten geldi. Arkadaşlar neyi geldi? Cevap yok. Kimi geldi? Cevap yok. O yüzden öznenin bükümlü halde olması gerekiyor. Eğer ben burada isim kullansaydım mesela ev Ahmet Ehad diyecektim. Yani ev sade halde, yalın halde olacaktı. Min ev peçvazikir. Ben onu karşıladım. Ben neyi karşıladım, kimi karşıladım? Cevap var. Onu karşıladım. O yüzden bükümlü halde. Em cimali derk ettim. Biz evden çıktık. Biz neyi çıktık, kimi çıktık? Cevap yok. Ya da bütün vücudumuz çıkıyor. O yüzden geçişsiz. O yüzden yalın halde. Em tüm Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Yine hem bütün vücudumuz Taksim'e gidiyor, etkileniyor. Hem de neyi gittik sorusunun cevabı yok. O yüzden özne yalın halde. Em hatta Karaköy'e meşyan. Biz Karaköy'e kadar yürüdük. Hem bütün vücudumuz yürüyor. Hem neyi yürüdük cevabı yok. Hem de demiştik ki inle biten fiillerin çoğu zaten geçişsiz kabul ediliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı yine yalın halde öznemiz. Melvur masihar. Biz orada balık yedik. Neyi yedik? Balığı yedik. Bir cevap var ya da huarın fiilinin burada geçişli olduğunu anlıyoruz ve o yüzden öznemiz bükme uğramış. Merrojeke hoşlar bastır. Biz güzel bir gün geçirdik. Biz neyi geçirdik? Güzel bir günü geçirdik. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Vecmıratıştek negut. O bana bir şey söylemedi. Neyi söylemedi? Bir şeyi söylemedi. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Bakın bükümlü zamir kullandım. Es hatta şevake kabitim. Ben sabaha kadar çalıştım. Arkadaşlar aslında neyi çalıştım? Belki bunun cevabı vardır. Matematiği çalıştım, dersi çalıştım. Ancak inle biten fiillerin istisnası olduğunu söylemiştik geçen dersimizde. O yüzden yine geçişsiz kabul ediliyor ve yalın halde öznemiz. Vicdikane kolaya zerkri. Vicdikane kolaya zerkri. Viçi kri o neyi aldı? Kolaya zer. Cevabı var değil mi? O yüzden burada yine ne görüyoruz? Evin vi'ye dönüştüğünü yani bükümlü halde kullanıldığını görüyoruz. Vej huarine haznekir. O yemeği sevmedi. O neyi sevmedi? Yemeği sevmedi. Cevap var. O yüzden bükümlü bir zamir görüyoruz. Peki eğer zamir değil de isim olursa ne olacak? Zelal huarine haznekir. Yine neyi sevmedi? Yemeği. Cevabımız bize gösteriyor ki bu bir bu bir geçişli fiil. O yüzden eğer isim kullanacaksam da bükümlü halini kullanacağım. Zelal kadın olduğu için kadın büküm ekiyle bu ismi büküme uğrattım. Sterkli Batman mazın bu. Mazın bun büyümek. Sterk Batman'da büyüdü. Ne demiştik? Bununla olan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden sterk burada yalın halde. Eğer bu geçişli bir fiil olsaydı sterke diyecektik örneğin. Min name ekşen, ben bir mektup gönderdim. Neyi gönderdim? Bir mektup gönderdim. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Yani mantık bu. Eğer geçişsiz ise yalın halde öznem, eğer geçişli ise bükümlü halde. Zaten bükümü nasıl yapıyorduk? İşte büküm zamirlerimiz vardı, ismi bükümlü hale getirebiliyorduk. Hep aynı mantık devam ediyor burada. Bir de arkadaşlar şimdi biz geçen dersimizde bir fiilin nasıl geçişsiz olduğunu bazı kurallarla öğrendik değil mi? İşte o bütün vücudumuzu etkiliyorsa ya da inle bitiyorsa ya da içinde bun varsa ya da neyi kimi soruların cevabı yoksa o zaman hep geçişsiz oluyordu. Şimdi bununla ilgili bazı ipuçlarını bu sefer geçişli fiiller için verelim ki işimiz kolaylaşsın. Öncelikle bir bakalım gel gözye tespit kırna lekeran. Fiilleri biz nasıl tespit edeceğiz? Buna bakacağız. Bresel heye, ango bersvatçiye heye. Nesne vardır yani ne sorusunun cevabı vardır. Türkçe'de de hani öğrenirken öyle öğreniyorduk ya neyi kimi soruların cevabı varsa geçişlidir. Örneğin min xwar, min çi xwar, sev, nan, xwarın u her vekidin bersifeye. Ben yedim. Ben neyi yedim aslında? İşte elma yedim, ekmek yedim, yemek yedim. Yani cevap var. O yüzden eğer cevap varsa, eğer nesne olmasa bile ben
fiilim geçişli olduğu için özneyi büküme uğratmak zorundayım. Lekerin kub grine çedibin gergöhezin. Kırın yani yapmak, etmek fiiliyle oluşan birleşik fiiller geçişli kabul ediyor. Peki aklınıza getirin. Geçişsiz olması için ne olması gerekiyordu? Bunun yerine ne demiştik geçen dersimizde? Eğer bir fiil yani olmak fiiliyle oluşuyorsa geçişsiz, onun buradaki karşılığı eğer yapmak, etmek fiiliyle oluşuyorsa geçişli kabul edilir. Yani kırın ile ilgili bütün birleşik fiiller, içinde kırın geçen bütün fiiller geçişlidir arkadaşlar. Ve mazınkır, o büyüttü. Aslında o neyi büyüttü? Örneğin o kızını büyüttü, o bir köpek büyüttü, o olayı büyüttü, bir sürü şey olabilir. Yani cevap var. Bir şeyi yapmak, bir şeyi etmek. O yüzden kırınla olduğu için bu geçişli. O yüzden öznemiz büküme uğramış. Tegermkir. Sen ısıttın. Sen neyi ısıttın? Yemeği ısıttın, suyu ısıttın, çorbayı ısıttın. Yine cevap var. Bakın burada özellikle nesne yazmama gerek yok. De av germkir dememe gerek yok örneğin. Nesne olmasa bile neyi ve kimi sorana cevap verebildiğim için bu bir geçişli fiildir. O yüzden de öznem büküme uğramış. Lekerin kulbandori perçek ile açediken gergöhesin. Sersedi notraste. Şimdi biz geçen dersimizde demiştik ki eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa tabii ki bu %100 olan bir kural değil. Bazı istisnalar var ama bütün vücudumuza etki ediyorsa geçişsizdir. Örneğin mırın ölmek fiili bütün vücudumuz ölüyor. Geçişsiz o yüzden işte ezmirim diyoruz. Ama eğer bir fiil ya da bir olay sadece bizim vücudumuzun bir parçasıyla oluşuyorsa geçişlidir arkadaşlar. Örneklere bakalım. Huar'ın yemek fiili sadece ağızla oluyor. Ya da neyi yedim cevap oluyor. Got'un söylemek sadece ağızla oluyor. Ya da neyi söyledim bunun cevabı var. Bihistin duymak sadece kulakla oluyor. Ya da neyi duydum cevabı var. Avet'in atmak elle ya da ayakla oluyor. Ya da neyi attım cevabı var. Dit'in görmek sadece gözle oluyor. Ya da neyi gördüm bunun cevabı var. Yani vücudumuzun bir parçasını kullandığımız fiillerde eğer yani o fiil vücudumuzun bir parçasına etki ediyorsa o zaman o geçişlidir. Bu da güzel bir ipucu ama dediğim gibi %90 yani tabii ki istisnalar olabilir. Devam edelim. Franya lekerin kubu andın edi kadın gergühezin. Andın ile biten fiillerin çoğu geçişlidir arkadaşlar. Bunun peki diğer dersteki karşılığı neydi? Eğer bir fiil in ile bitiyorsa geçişsizdi. Eğer andınla bitiyorsa da geçişlidir. Bu biz inle biten fiiller, andınla biten fiiller bu birinci kurda sanırım şimdiki zamandaydı. Bu fiiller üzerine bir ders yapmıştık. Orada aslında biraz ipucusunu vermiştik. Hani birinde inle bitiyorsa kendi kendine olma anlamı var. Andınla bitiyorsa yaptırmak anlamı var. O yüzden nesne oluşuyor demiştik, geçişli oluyor demiştik. Bakalım örneklere. Gerandın gezdirmek. Bakın gerandın birini gezdirmek. Gerin gezmek de değil mi? Kendi kendine gezersin ama gerandın gezdirmek, birini gezdirmek, bir şeyi gezdirmek. Zaten o biri bir şey dediğim şey benim nesnem oluyor. Yani zaten fiil geçişli oluyor. Frandın uçurmak, şandın göndermek, bazandın koşturmak. Örneğin bazin koşmaktı. O yüzden ez bazim ya da ez baziyam diyorduk inle bittiği için. Ama artık bazandın koşturmak oluyor. Min bazant demem gerekiyor. Min hesfaho bazant örneğin. Telin kaynamaktı. Av keli ya da av keliya. Bakın hiçbir büküm yok. Çünkü inle bitiyor. Ama kelandın kaynatmak oluyor artık. Min av keland. Artık orada min demem gerekiyor. Kalandın kızartmak. Kalin kızarmak. Kalandın kızartmak. Yine bir şey kızartırsınız değil mi? Bir yemeği, her eti. O yüzden cevap oluyor ya da andınla bitiyor. Diğer karşılığı. O yüzden fiilimiz geçişli arkadaşlar. Şimdi yine bu listeyi bence yazın bir yere. Tıpkı diğer dersin negergöhezi kısmında olduğu gibi kendiniz o karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Yani orada negergöhez olması için tüm şartlar aslında burada gergöhez olması için de var. Peki eğer fiilimiz gergöhez yani geçişliyse biz hangi sıralamayı takip edeceğiz? Heke leker gergöhez geçişli transitif ve leker breselidigre. Minak min ev got. Diyor ki eğer bir fiil geçişli ise fiil nesne alır. Dediğim gibi nesne cümlede yer almıyorsa bile gizli nesne olarak var. Örneğin min got dersem ben söyledim. Ama aslında bunun karşılığı ne? Ben onu söyledim örneğin. Ya da ben bir şeyi söyledim.
Ama bir şey var orada değil mi? Özellikle belirtmeme gerek yok. Anlıyoruz ki nesne alıyor, nesne alabiliyorsa geçişlidir. Arkadaşlar bu sıralamayı takip ederseniz hiçbir yanlış yapmayacaksınız. Sonra tespit ettik geçişli. Yapacağımız diğer bir şey özneyi büküme uğratmak. Eğer zamir ise bükümlü zamirleri kullanacağız. Min, de, we, we, me, ve, one gibi. Eğer isim ise özneyi büküme uğratacağız. Örneğin Zozan bir isim, peki bunun bükümlü hali nasıl oluyor? Zozani. Murat, muradi. Zarok, eğer çoğul yapacaksam, çoğul halde büküme uğrayacaksam zarokan. Diğer yapacağımız şey, şimdi anladık. Özneyi büküme uğratıyoruz. Diğer yapacağımız şey ise arkadaşlar nesneyi sade bırakmak. Yani büküm eklerini kullanmamak. Jiberku breser harudumine ve min sefar. Ben elmayı yedim. Arkadaşlar şimdi bizim çok yaptığımız bir yanlış. Min sevan har diyoruz örneğin. Ben elmaları yedim. Ama bu yanlış. İki tane bükümü yan yana getiremeyiz. Eğer ben bunu min yapıyorsam ki harın fiili, yemek yemek fiili geçişli bir fiil yapmak zorundayım. O zaman benim nesnemi yani sev kelimesini yalın halde bırakmam gerekiyor. Şimdi devam edelim. Çok önemli bir kural. Leker ligori breseri tek çandın. Ango kartafen kesane ligori kırdeyi naim bıkaranin. Diyor ki fiilimiz nesneye göre çekimlenir. Özneye göre değil arkadaşlar. Yani kişi ekleri, özneye göre olan kişi ekleri kullanılmaz. Bu çok çok önemli bir kural. Çünkü işte tam da bu noktada Türkçeden ayrılıyor. Bunu nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Örneğin şöyle diyebiliriz. Ben seni gördüm. Aslında orada bene göre çekimliyoruz değil mi? Özneye göre çekimliyoruz. Ama görmek geçişli olduğu için bunun Kürtçe karşılığı biraz saçma gelecek ama ben seni gördün. Yani sene göre çekimliyorum orada. Yani nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Bu kural çok önemli. Şimdi örneklerimize bakalım. Min sev huar. Benim buradan anlayacağım şey birincisi huarın yemek yemek fiili. Geçişli bir fiil çünkü neyi yedim cevap var. Ya da vücudumun bir parçasıyla yani ağzımla yapıyorum. O yüzden geçişli ve direkt ezmına dönüştü. Eğer ben burada sefhar dersem yediğim elmanın bir tane olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Peki bunu eğer birden fazla elma yediysem, iki elma yediysem min du sev artık çoğul eki getirmem lazım. Huarın demem lazım. Min du sev huarın. Bakın min du sevan huarın yanlış. Çünkü ben buraya büküm eki getiremem. Çünkü nesne sade kalır. Sadece özne büküme uğrar. Orada nesnenin çoğul olduğunu ben nereden anlıyorum? Fiilimdeki ekten anlıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Peşil ile kerebinere gergözan ne gergöze. Arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi kuracaksak yapacağımız ilk şey fiile bakmak olmalı. Fiil geçişli mi, geçişsiz mi? Şimdi şurada geçen dersin küçük bir özeti var. Eğer fiil geçişsiz ise hekende gergöhezbe, kırda harudumine, vak estu evsa berdevam dike, öznemiz yalın kalıyor. Leker ligorik kırdeye tek çandın. Fiilimizde özneye göre çekimleniyor. Ama eğer fiil geçişli ise, arkadaşlar bu sıralama çok önemli. Gerçekten kendi öğrencilerimizde de görüyoruz. Böyle bu sıralamayla gidince yanlış minimuma iniyor. Bir, yapmanız gereken özne büküme uğrar, gırda ditave. İki, yapmanız gereken bresel harudumine, nesne yalın halde kalır, ek almaz, büküm eklerini asla almaz. Ya seyemci leke ligori breseri tek şandın, fiil nesneye göre çekimlenir. Zvirminakake kam hevrabinirin ez kevok ditin. Ben güvercin görmek. Şimdi biz bundan geçmiş zaman cümlesi yapacağız arkadaşlar. Önce bir bakalım. Ditin, görmek. Geçişli mi geçişsiz mi? Neyi gördüm? Güvercini zaten nesnem önümde duruyor. Bir şeyi görürüm. Ya da ditin görmek gözle yapılıyor. Vücudun bir parçasıyla yapılıyor. O yüzden bir ne diyorum arkadaşlar? Fiilim geçişli. Ditin gergöze. Peki, ditin gergöhez. Fiilim geçişliyse yapmam gerekenler neler? Kırdedı teve. O yüzden ez neye dönüşecek arkadaşlar? Bunu artık büküme uğratacağım. Ez min olur arkadaşlar. Artık min kullanmam gerekiyor yerine. Bresel harudumine kevok yani güvercin sade halde kalacak. Hiçbir yere gelmeyecek. Bresel kevok yani bresel amca şuhaye.
Leker ligori breseri tekşandı. Şimdi de fiilimi nesneye göre çekimlemek kaldı. Ben burada tekillik çoğulluk belirtmedim. Eğer ben desem ki men kevok dit, ben güvercini gördüm. Eğer ben desem ki men kevok ditin, ben güvercinleri gördüm olacak. Yani tamamen ben burada fiile gelen ekten anlıyorum nesnemin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla özneye göre değil, nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Şuradaki, şu dit'indeki ından da anlıyorum ki kevok orada pırıcım yani çoğul. Min kevok dit, ben güvercini gördüm tekil. Min kevok ditin, ben güvercinleri gördüm çoğul. Şimdi arkadaşlar dedik ki geçişli fiiller her zaman nesneye göre çekimleniyor. O yüzden burada öznemizin hangi kişi olması önemli değil. Her zaman zaten biz nesneye göre çekilmiyoruz. Yani tamam kırda tave özne büküme uğruyor. Örneğin min kullanabiliriz, tek kullanabiliriz, ve kullanabiliriz. Ya da eğer isim kullanacaksak zilan diyeceksek zilane demeliyiz. We diyebiliriz ya da barani eğer isim kullanacaksak. Me diyebiliriz, we diyebiliriz, one diyebiliriz. Yine üçüncü çoğul kişi için isim kullanacaksak, örneğin misafir edeceksek meyvannan deriz. Bunlara bağlı olmaksızın nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Burada nesnemiz sevek, bir elma ya da du sev ya da sadece sev de diyebilirsiniz. O da fark etmiyor yani. Bir huarın gergühezi zaten yemek geçişli. Çekimleyelim huarını seve göre. Eğer bunların hepsi ve sevekse huar, tekil. Zaten olumsuzun neyle olduğunu söylemiştik bütün geçmiş zamanda. Münte, ve, vi, me, ve, van, sevek, huar, an için ne huar? Yedik ya da yemedik. Yine aynı zamirler heke du sevbe, huarın an için ne huar? Evci, dravşa, pırcımaride tep karanin. Yani arkadaşlar tekrar söylediğimiz gibi bunlardan bağımsız olarak nesneye göre çekimliyoruz. Nesne çoğulsa çoğul, tekilse tekil geliyor bu kadar. Şimdi o örneklere bir daha bakalım. Dersin başındaki örnekler burada. Burada nesneyi tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Bir de nesne yönünden bakalım. Bir de az önce bir sürü kural verdik ya işte vücudun bir parçası falan. Hani hangi durumda geçişli oluyor. Hevalam camedeha tatin artık bunda duracak bir şey yok. Geçişsiz. Minev peçvazikir. Arkadaşlar peçvazikir'in yani karşılamak fiili kırın ile oluşan bir birleşik fiil. O yüzden yine büküme uğraması gerekiyor. Ya da neyi karşıladın cevabı var. Ama ne dedik az önce? Kırın ile oluyorsa geçişlidir arkadaşlar. Heke kırın içe belekerek evleker gergüheze. Emcimal derketinin emkün taksimi burada artık bir daha aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Ya da meşinin işte geçişsiz olduğunu söylemiştik. Ama melgur masik var. Biz orada balık yedik. Ya da balığı yedik. Aslında böyle çevirirsek daha doğru olur. Yemek arkadaşlar hem neyi sorusuna cevap veriyor tamam ama hem de ne dedik? Vücudun tek bir parçasıyla oluşuyorsa o şey. Örneğin huarın ağızla oluştuğu için yine geçişli arkadaşlar ve neyi sorusunun cevabı zaten masi balık olarak önümde duruyor. O yüzden büküme uğradı. Merol şeke hoş derbaskır. Yine bakın derbaskırın bu bir geçirmek. Güzel bir gün geçirdik. Yine kırın ile oluşan bileşik fiil. O yüzden büküme uğradı. Ya da neyi geçirdik? Zaten nesnem önümde duruyor. Güzel bir gün. Bir de arkadaşlar bakın burada meçhol olmasına rağmen merol şeke hoş derbaskırın demiyorum asla. Çünkü rol şeke hoş güzel bir gün. O yüzden güzel bir gün yani tekil. O yüzden tekil halde kalıyor. Asla M'ye göre değil, nesneye göre çekimliyorum. Vücudun atıştek ne god? Şimdi god'un söylemek ne dedik? Eğer ağzın, yani vücudun bir parçasıyla oluşuyorsa, örneğin god'un ağızla oluşuyor, geçişlidir. O yüzden yine büküme uğramış. Es hatta şevake habittim. Aynı şey arkadaşlar. İnle bitmiş. O yüzden geçişsiz ya da dedik zaten neyi cevabın olsa bile inden dolayı geçişsiz kabul ediliyor. Ve jidikane kolay zerkri. Arkadaşlar aslında burada bir istisna görüyoruz. Şimdi dedik ki inle bitenlerin hepsi, yani inle bitenlerin çoğu, aslında o zaman tam hepsi demedik, bazı istisnalar var dedik. Krin, satın almak bunlardan biri. İnle bitmesine rağmen zaten neyi aldım cevap da var. Ama hani bazılarında cevap olduğu halde inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor. Bu öyle bir fiil değil. Yani inle bitmesine rağmen geçişli artık. Neyi aldım? İşte sarı kolayı aldım. O yüzden ya da o sarı kolayı aldı.
bükümlü hale gelmiş. Veçvarne heznekir. Hezkirin arkadaşlar. Şı hezkirin. Sevmek fiili kırın ile oluşan bir fiil olduğu için geçişlidir. O yüzden burada ve kullanılmış. Aynı şekilde isim olduğu için yine söylediğim gibi zelale olması gerekiyor. Burada bun ile oluşan bir fiil var. Az önce söylediğim gibi bun ile oluşanlar geçişsiz, kırın ile oluşanlar geçişli. Şandın, bakın minname ekşant aslında bu şandın fiili şandın andınla bittiği için ne dedik biz? Andınla biten fiiller geçişli kabul ediliyor. Yani bu diğer kurallara göre de değerlendirebilirsiniz. Umarım sizin de işinizi kolaylaştırır. Naci hindariye keye min ev hindari hinkera stadyen vargırt. Unci dikaran li hinkeri jibnerin naham pevraj şeklin. Kop peşi katakmi mıkın disa bersi ve en behevre bibersi ginin. Min do kuşken xwe û dîtin heye. Dîtin gerguheze. Em bi çav dibînin, yani parçekîla çawa dibînin û ez çi dibînin bersiv heye. Ji ber wî jî kirdeta wîya ye. Vê hevano bala xwe bidin bireserê xuşkên xwe. Bireser çê divirde? Pirjimare. Me got em ê li gorî bireserê bikişînin ji ber ku bireser jî pirjimare. Ez ê qaytefa pirjimariyê lê zêde bikim. Ez ê bêjim dîtin. Arkadaşlar ben dün kız kardeşlerimi gördüm. Şimdi görmek geçişli. Çünkü hem vücudumuzun bir parçasıyla görüyoruz hem de neyi görmek, kimi görmek cevap var. O yüzden özlem büküme uğramış. Ama kız kardeşlerimi, burada benim nesnem çoğul arkadaşlar. Çoğul olduğu için de ben fiil köküm dit burada ını attık. Bunları geçen derste yaptık zaten. Hani ın varsa ın gidiyordu, ne varsa ne gidiyordu. Attık dit kaldı kök. Ama çoğul olduğu için artık çoğulluk ekine getirmem gerekiyor. Ditin. Ditin arkadaşlar. Bunu da okuşken. Ditin cevabı. Ez bi mizginere kabınerin meşin gergöze ne gergöze. Bi iğne kadiyaye. Anca hemula çemedi meşe. Anca çi meşin bersif tuneye. Ciber veci kırdı harumaye. Ez çi becim ez gori kırdeyi bikşinimedi. Bi mizginere du form hebu. Meşim anca meşiyem. Her duçi rast. Meşim anca meşiyem. Arkadaşlar inle biten bir fiil. Ya da bütün vücudumuz yürüyor. Ben dün mizginle yürüdüm diyeceğiz. Bütün vücudumuz yürüyor. Ya da neyi yürüdüm cevap yok. O yüzden geçişsiz. Geçişsizse özne yalındı ve özne göre çekimliyorduk. Yani kişi ekini kullanıyorduk. Kişi ekini kullandım. Ezmeşiyem. Vaneame saat dipencan de hadin heye. Hadin lekereke neger göze hevano. Belki bir iğne bıdavi buye. Arkadaşlar dersimiz 5'te bitti diyeceğim ama kadın fiili inle bittiği için geçişsiz. O yüzden vaneame artık özneye göre çekimlenecek. Özne burada vaneame dersimiz. Ders bir tane olduğu için kadi ya da kadiya. Yani herhangi bir çoğuluk eki gelmeyecek artık. Min doh evari rojname ne uxandın. Ezin neyini bükümeydi. Ben dün akşam gazete okumadım diyeceğim. Arkadaşlar burada şimdi Juan'dan okumak ya gözle okuruz ya ağızla okuruz ya da neyi okuruz cevabı var. Her türlü bu artık bir geçişli fiil. O yüzden özne büküme uğramış. Ben eğer yalnız şöyle bir şey var burada. Eğer benim kastettiğim tek bir tane gazete ise tekil olarak kullanacağım. Eğer kastettiğim birden fazla gazete ise çoğul ekini kullanacağım. Fiile ekleyeceğim. Fiilden anlıyorum artık arkadaşlar onun nesnenin tek ya da çoğul olduğunu. Asla buraya rojnameyan demiyorum örneğin. O çoğul bükmetini getirmiyorum. Yani dediğim gibi her ikisi doğru. Eğer nehuand de diyebilirsiniz, nehuandın da diyebilirsiniz. Eğer nesnemiz tekil ya da çoğulsa arkadaşlar. Zolzane dohcilên xwe û şuştin. Min çi şuşt bersiv hene ji xwe bersiv diyar ber çavê min e cilên xwe. Ji ber wê jî gerguheze. Ji ber wê jî kirdê dibe bitawe. Kirdeta wiya ye bûye zolzanê. Heke bireser pirjimar be. Pirjimar, yekşimar be yekşimar. Kal bireserê binirin. Cilên xwe, elbiselerini, kıyafetlerini yıkadı. Burada nesneye göre çekimliyorum. Geçişli olduğu için zaten şuradaki bükümden de anlıyoruz artık. Geçişli bir fiil. Nesneye göre çekimleyeceğim. Nesnem elbiselerine olduğu için, yani çoğul olduğu için
şuştun. Mesela dinahan de şif u xwarin heye. Hevan xwarin gergöze idem vid zanen. Em bedevê xwe dixwin, yani perçekî laşê xwe dixwin. An jî işte ez çi dixwin bersif heye. Ji ber wî gergöze, ji ber wî kirdetewîya ye. Ez ê li gorî birêserê bikişînîme dî. Birêser şîve ne du sê şîvin. Tenê şîveke ji ber wî jî ez ê bêjim xwar. Kabinên bara xwe bidin. Ez li gorî meyê nakişînim. Ez li gorî birêserê dikişînim. Eger kurjimar bêje ji ber ku birêsera min yek jimar e, yek jimarma. Te name nivîsîn. Hevano nivîsîn. Belê bi îne dixede lê ji ber ku ez çi nivîsim işte name ji xwe dîsa bersiv jî diyar e li ber çavê min e. Birêsera min li ber çavê min e. Ji ber wî jî gergeheze. Ez ê li gorî birêserê bikişînim. Koka wî çi ye? Tenê ne heye ne çû nivîsîma. Ji ber ku yek jimar e. Te name nivîsî. Te name nivîsî. Ez wisa dipirsim. Arkadaşlar burada yazı yazmayı görüyoruz. İnle bitmesine rağmen aslında sen mektup yazdın mı diye soruyorum. Zaten neyi yazdın mı? Mektup. Cevabım karşımda. O yüzden nesnem var. Dediğim gibi bu inle bitenlerin işte bu da inle bitmesine rağmen yine de geçişli. Çünkü cevabı çok belli. Bir de arkadaşlar aslında bu yazı yazmak, bunun içinde bazı tartışmalar var. Çünkü birçok kişi de gibi kullanıyor. Dename nevisan. Onu andın ile geçişli yapmaya çalışıyor. Dename nevisan. Bu formu da çok duyarsınız. Ama işte dediğim gibi zaten cevabım karşımda olduğu için, nesnem olduğu için bu bir geçişli fiil olarak ben kabul ediyorum. Size bırakıyorum. Her iki kullanımda kullanabilirsiniz. Delale, rohat ve xwendin. Ve xwendin arkadaşlar davet etmek. Davet etmek. Xwendinle oluşan bir türemiş fiil bu. Arkadaşlar davet etmek, birini davet etmek değil mi? O yüzden geçişli fiildir, cevabı var. Neyi davet etmek? İşte birini. Neyi ve kim sorunun cevabı var. O yüzden öznem büküme uğramış, nesnem yalın halde kalmış ve nesneye göre çekimliyorum. Behwend. Yani sadece tekli olarak kullanıyorum. Mecbo taşte hekerun çekirin. Biz kahvaltı için yumurta yaptık. Kırın ile oluştuğu için arkadaşlar geçişli bir fiildir. Yapmak, etmek varsa, kırın varsa bir fiilin içinde o fiil geçişli fiildir. Öznem büküme uğramış. Şurada öznem büküme uğramış. Şimdi eğer kastettiğim tek bir yumurtaysa çekir. Eğer birden fazla yumurtaysa çekirin. Yani size kalmış. Hangisini kastetmek istediğinize kalmış. Ya dehemin ev hilkişin serdari. Hilkişin, onlar ağaca tırmandı diyeceğiz. Hem inle bitiyor hem bütün vücut tırmanıyor. Bu yüzden geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden öznem yalın halde burada. Eğer ben burada özneye göre çekimleyeceğim. Eğer kastettiğim kişi tekil ise hilkişi. Eğer kastettiğim kişi onlar demek istiyorsam hilkişin diyeceğim artık. Tamamen yani öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre. Ez doh çun dibistane. Ediyem zan çun neger göze. Kırda harumaye. Jgol ez el gori ez bikşinim o neyniye. Ez ne çun dibistane. Em 10 sal beri hatin İstanbul'e. Ez çi bejim. Hatin neger göze çod vaneye boride em li seri zal sekinin. Nexwaz el gori kırdeyi bikşinim. Kırda haruye li gori emirci em hatin. Zelal ji ser darê û ketin. Şo ketin me got bû di dersa borî de neger göze ji ber wê kirde xerumaye ji ber wê zêgorî kirdeyê bikişînim nexwazê çawa bêjim ji ber ku yek jimare ew ket. Me çi gotu? Me gotu qartafek kesasî hem tune ye. Ji bo evê heke yek jimar be qartafek tune ye. Min ji zelalê hez kirin. Me çi got? Heke lêkerek bi kirinê çêbû be ew lêker gerguheze kirdetewîya birêser divê xerû be min ji ber wê mînakê da lê ji ber ku pişta çeketewîya ye lê yek jimare ez ê gorî yek jimareyê bikişînim kir. Arkadaşlar burada bu örneği bilerek verdim. Ben Zelal'i sevdim. Bunu diyeceğiz. Şimdi sevmek kırın yani şu keseki has kırın. Kırın ile oluşan bir fiil olduğu için ya da birini sevmek cevap olduğu için bu bir geçişli fiil. O yüzden öznem büküme uğradı.
Ancak arkadaşlar dedik ki özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır ve nesneye göre çekimlenir. Burada bakın zelale, nesnemi bükümlü halde görüyorum. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar j'dan sonra gelmesi. Yani eğer ne demiştik? Edattan sonra gelen isimler mutlaka büküme uğrar. O yüzden bu da büküme uğramış. Yani bundan dolayı, yoksa kural bozulmuyor şu anda. Geli hevalin heyeca em hatin davya vaneye xwe ev vaneye ki geleki giringe ev vaneye borî û vaneya bê. Ev her sê bi hevdû re girêdayîne ji ber wê jî bişopînin, li ser hevdû bişopînin. Em ê heftiya din jî aslında em ê derbasî micarekê nû bibin, micarekê gelek balkêşe lê bi vê micarê re jî tekildar e, em ê bi hevdû re binêrin. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Şimdi az önce söylediklerimi bir daha tekrarlayayım. Geçen haftaki dersimiz, bu dersimiz ve haftaya işleyeceğimiz dersimiz birbiriyle çok alakalı. Üçü de birbirini takip ediyor. O yüzden bunları sırasıyla izlemeniz çok önemli eğer iyi öğrenmek istiyorsanız. Gelecek haftaki dersimizde sadece Kürtçe'ye özgü olan bir kuralı işleyeceğiz bunlarla alakalı. Hani böyle dedik ya, nesneye göre çekimleniyor, özne yalın halde kalıyor. Şimdiye kadar hep nesne işte tekil mi çoğul mu bunun üstüne durduk ama nesne bir şeyse, bir zamirse nasıl yapacağız? O ben seni gördüğümdeki o seniyi nasıl söyleyeceğiz? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Bu kısım da özellikle bizim yani Kürtçe konuşanların, böyle ailesinden öğrenerek konuşanların biraz yanlış yaptığı bir konu. Hani genelde sonradan doğrusu öğreniliyor. Hep birlikte bunların üstüne duracağız. Siz de biraz araştırabilirsiniz dersten önce. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Bu kadar var. Geli hevalên hêja û xêratin pêrga Kurdî, em hatin waneya nehemîn û îro mijara me di kurmancî de ergetiviye. Çoğun jî dizanin zimanê Kurdî û Tirkiş hev gelek cuda ne, aydê malbatên cuda ne, taybetmendiyên wan cuda ne. Lê bi min cudahiya herî mezin ev mijara ergetiviye. Em ê vêga bi kurahî lê binêrin di kurmancî de ergetivî çawa çêdibê. Arkadaşlar 9. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Kürtçe'de ergatiflik kavramını işleyeceğiz. Şimdi ergatifliği şöyle açıklayabiliriz. Aslında birazcık görmüş olduk biz bu konuyu geçen dersimizde. Arkadaşlar ergatiflik fiilin özneye göre değil de nesneye göre çekimlendiği, nesnenin etkisi altında kaldığı durumdur. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Türkçe ergatif bir dil olsaydı ben seni görüyorumu biz bene göre çekimliyoruz ya. Ben seni görüyorsun olacaktı örneğin. Sene göre çekimlenecekti. Yani bu şekilde oluyor. Nesneye göre çekimlendiği durum. Gelelim bunun Kürtçedeki yerine. Arkadaşlar biraz bilgi sahibi olalım konuştuğumuz dil hakkında. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yani sadece geçmiş zamanlarda ergatif var ve geçmiş zamanda fiilin geçişte olduğu durumda var. Şimdi tam bir önceki dersimizde geçişli fiiller için geçmiş zamanı öğrendik. Ve orada fiilin nesneye göre çekimlendiğini öğrendik. Örneğin ben elma yiyorum ben elma yedim dediğimde orada elma tekliyse işte tekil yapıyorduk, çoğulsa çoğul yapıyorduk. Şimdi elma yerine başka nesneler olursa nasıl olacak? Biraz ayrıntısını ineceğiz bu dersin. Belempêşî li ser mînakan binêrin ka ergativî ji me re çi dibêje. Mînaka yekem min sêv xwar. Ez çi fehm dikim di vir de? Min sêv xwar. Ben elma yedim. Sadece tek bir elma var. Peki ben bunun tek bir elma olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Çünkü bakın geçen dersimizde dedik ki işte xwarın geçişli bir fiil. Çünkü hem neyi yedim bunun cevabı var hem de vücudumuzun tek bir parçasıyla yapıyorduk. Bu da diğer ipucumuzdu. O yüzden geçişli ise özne büküme uğruyordu. Nesneye göre çekiliyorduk. Nesne tek ise herhangi bir ek yok. Burada ne anlıyorum? Elmanın tek bir elma olduğunu anlıyorum. Em dîsa werin min sêv xwarin. Ez ji bir çi fehm dikim hevalno? Dîsa bi heman şeklî lê kergerguheze, li gorî birêserî tê kişandin, kirde dite we. Ez ji vî qartefa pirjimariyê fehm dikim ku min ji sêvekê zaftir sêv xwarin, ango hejmara sêvan pirjimare. Ji sêvekê zaftirin. Arkadaşlar aynı şekilde min sêv xwarin dediğimde yine elmaya göre çekimliyorum ama artık burada elmanın çoğul olduğunu anlıyorum. Şuradaki çoğulluk ekinde. Bir de arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Min sêvan xwar değil. Çünkü iki tane bükümü yan yana kullanamayız. Birazdan ayrıntılı bu kuralları işleyeceğiz teker teker.
Em verin ya davi min du sev xwarin. Dîsa qartefa pirjimariye heye. Ji ber çi? Ji ber ku evan ji xwe diyar e du sev yani ji sevekî ji xwe zavtir e. Yani burada jî bi tevayî dîsa pirjimare ji ber wî jî divan de her can de qartefa pirjimarî hatine. Em dikarin çi bêjin hevalino? Divan her sê hevokan de jî lêker li gorî sevê, ango li gorî birêserê tê kişandin. Üçünün ortak yanında arkadaşlar fiilin nesneye göre yani elmaya göre çekimlenmesidir. Li ergativî çi ye kam hinek dijî bi berfirehî lê binêrin. Rewşa lêkerê ya ku li gorî birêserê tê kişandine fiilin nesneye göre çekimlendiği durumdur. Bunu artık anladık. Şimdi Türkçe'ye değerlendirecek olursak belki kafanızda bir karşılaştırma yapmak istersiniz. Tilki zamaneki akuzatifi. Türkçe akuzatif bir değil yani ergatif değil. Leyker her zaman ligori kırdeye tekşandın. Fiil her zaman nesne, özneye göre çekimlenir. Ben seni görüyorum derken burada bene göre ya da ben seni göreceğim gelecek zamanda yine bene göre ya da geçmiş zamanda ben seni gördüm yine bene göre. Her zaman özneye göre çekimlenir. İşte kişi ekleri alır. Leyker her zaman ligori kırdeye ango ben tekşandın. Kurmancı da etkiş çavadı be hevano. Kurmancı zamaneki niv ergative. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yarı ergatif. Tene de demin bori de leker dibin bandura breser dedim yine. Led ve lekerame gerbi hezbe. Sadece geçmiş zamanlarda fiil nesnenin etkisi altında kalır. Ama fiilin geçişli olması durumunda arkadaşlar. Çünkü örneğin es çum dediğimizde İşte gitmek geçişsiz de o yüzden özne yalın halde. Ez çum, ben gittim. Burada herhangi bir ergatiflik durum yok. Zaten nesne yok. Hani geçişsiz fiil ne demek? Nesnenin olmadığı fiil demek. Eğer nesne varsa yani fiilimiz geçişliyse o fiil nesnenin etkisi altında kalır. Şimdi örneklere bakalım. Ez seveki duhum. Ben bir elmayı yiyorum. Tu sevan duhu. Sen elmaları yiyorsun. Evet seve buhe. O elmayı yiyecek. Ligori kırdeyi. Her tim ligori kırdeye hatek çandan. Yani diğer işte şimdiki zamanda, gelecek zamanda, geniş zamanda bu durumlarda hep özneye göre çekimleniyor ve o yüzden kişi ekleri alıyor gördüğünüz gibi. Ama geçmiş zamanda baktığımızda min sevhuar, min du sevhuarın. Ben elma yedim, ben 2 elmayı yedim. İkisinde de nesneye göre çekimlenmiş. Burada artık özneye göre çekimlenmemiş. Arkadaşlar bundan daha önce bahsetmiştim. Bu cümleyi daha önce kurmuştum. Hatta bu cümlenin geçmiş zamanlarda çok işe yarayacağımızı da söylemiştim. Fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir. Her zaman yalın olana göre çekimlenir. Burada ez yalın eze göre, tu yalın tuya göre, ev yalın eve göre, sev elma yalın. Bakın bir bükme kalmamış sev'e göre ya da du sev yine yalın olan elma o yüzden du sev'e göre çekimlenmiş. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bükümlü olana göre değil. Heke breser cinav ve ev minakên herî xweşin em her tim ji xwendekarên xwe jî dipirsin ka pêşî û min bêjin. Ev em ê hinekî tiştekî cuda bikin niha. Ben seni gördüm. Em ê di kurmancî de çawa bêjin. Şimdi arkadaşlar ben seni gördüm bunu Kürtçe'ye çevireceğiz. Görmek fiili geçişli bir fiil. Zaten nesne var. Neyi gördüm? Seni gördüm. Bunun cevabı var. Arkadaşlar şimdi biz ne yaptık geçişliyken? Birincisi bizim öznemiz büküme uğruyor. Yani ben ez diye onun artık bükümlü halini kullanmamız gerekiyor. O da nasıl? Min. Peki seni, sen neydi? Tu değil mi? Onun bükümlü hali de te. Ama arkadaşlar biz ne dedik? Özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır. O yüzden yalın halini kullanacağız. Men tu. Şimdi buraya kadar tamam, bir problem yok. Görmek geçişli. Dedik ki geçişliyse geçmiş zamanda nesneye göre çekimleyeceğiz. Yani to'ya göre çekimleyeceğiz. Şimdi did'in görmek, did geçmiş zaman kökü ını attık orada. Peki did yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Nesneye göre çekimleyeceğimiz için nesneye göre olan kişi ekini ekleyeceğiz. Min tu did'i ben seni gördüm olmuş oluyor. Min te did değil. Min tu did'i. Min te did değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Kur'an'ı hevalen kurda ahıvın yani kurmancı zanın ergatifiye zav bıkarnaynen yani hinek bunda bu yedizmanimede ne ez jibo gelen perina beşim yani hen cihanda ez rusa beşim em ihmal diken em beşim min te did lenna min tu didi. Bu hemen şekli. Sen beni gördün. Şimdi aynısını yapacağız. İşte görmek yine geçişli. O yüzden sen büküme uğrayacak.
to te olacak yani. De. Şimdi ben yalın halde olmalı. Neydi Kürtçe'de ben? As. Yine did bizim fiil kökümüz ama as'e göre çekimleyeceğiz. Nesneye göre çekimleyeceğiz. De as did'tim. As'e göre çekimledik. Gördüğünüz gibi kişi eki var. Ben onu gördüm. Ben büküme uğrayacak. Mın. Onu gördüm. O neydi? Artık yalın halde olacak. Ev. Peki görmek did değil mi? Görmenin kökü. Ama biz ne dedik? Geçmiş zamanda üçüncü tekil kişi için olan ek kullanılmıyor. Kişi eki kullanılmıyor. Min ev did. Min ev did. O bizi gördü. Şimdi o nedir? Ev. Peki bükümlü hali we ya da we. İkisinden birini kullanmamız gerekiyor. Biz neydi? Yalın halde am, we, anji we, am ve gazi ditine görmek ango ditine ligori eme bükşinin we am ditin. Kartafa pırıcmar yatış var. Am pırıcmar. Yani kartafa kesalar burada. Biz sizi gördük. Biz am bükümlü hali me, siz hun ama burada artık yalın halde kullanacağız. Nesne her zaman yalın olur. Me, hun, ditin. Yine hun'a göre olan kişi eki geldi burada. Siz onları gördünüz. Siz onları gördünüz. Nasıl olacak bu? Bükümlü halde ve yalın halde ama çoğul olan yalın. Ev. Şimdi onları gördüğünüz gibi burada bir çoğulluk var. O yüzden fiile de çoğulluk eki gelecek. Ve ev ditin. Yani şöyle bir toparlayalım. Ne oluyordu? Özne büküme uğruyor. Nesne yalın halde kalıyor ve her zaman yalın olana göre çekimleniyor. Burada nesne yalın olduğu için fiil nesnenin etkisinin altında yani nesneye göre çekimleniyor. Ember devam bakın kurmancı da ergativi. Daha pregezin gele ku kerime vere henedvirde ya yekemin du haptavang nain bahevdu. Kurmancı da du haptavang nain bahevdu. Ya diyem ki kurmancı da leker her gün gorya harut ekçenden. Gerçekten meşgul mevtiş koydun. Arkadaşlar birinci kuralımız eğer bu iki kuralı iyi bilirseniz hata yapma payınız çok aza düşüyor. Birinci kuralımız Türkçe'de iki tane bükümlü yan yana gelmez. İkinci kuralımız ise fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir arkadaşlar. Bükümlü hale göre değil, yalın olana göre çekimlenir. Şimdi önce şuradaki bir şeyi hatırlayalım. Diğer şimdiye kadar gördüğümüz zamanları bir hatırlayalım. Sonra örnekler üzerinden şu iki kuralı değerlendirelim. Dema naha, dema be, dema beya nezikte, kırda hariye, bresser bitave. Şimdiki zamanda, gelecek zamanda, yakın gelecek zamanda özne yalın haldedir. Nesne büküme uğruyordu. Demin burada hekeliker ne gergehezbe disakırda harıya bireysel kıneşve. Eğer geçmiş zamanda eğer fiilimiz geçişsizse işte ez şum ben gittim gibi orada kırda yani ez yalın halde kullanılıyor. Zaten geçişsiz demek nesnenin olmaması demek. Eğer fiil geçişliyse bu da geçen dersimizin konusu kırda dıtave tıpkı min dit gibi. Ancak min sev var gibi. Min orada büküme uğradı öznemiz. Bireysel karudimine sev orada hep yalın kalıyordu. Şimdi bunu bir hatırladık. Bir de arkadaşlar bundan bir sonraki dersimiz yani son dersimiz tamamen bu şimdiye kadar gördüğümüz tüm büküm konularının özeti olacak. Yani biz bunların hepsini zaten gördük ama son bir toparlama amacıyla son dersimiz de bunun üzerine olacak. Tam oturtacağız bu kavramları. Şimdi burada bunların açılımını bir yapalım. Estede bizim ben seni duyuyorum. Bu bir şimdiki zaman cümlesi. Şimdiki zaman cümlesinde gördüğünüz gibi öznemiz yalın halde, nesnemiz büküme uğramış ve birincisi iki tane büküm yan yana gelmemiş, iki tane yalın da yan yana gelmemiş. Aynı şey. İkincisi fiil yalın olana göre çekimlenmiş, ez'e göre çekimlenmiş. Ez dedi bizim. Tüyeme bebeğini sen bizi göreceksin. Bu bir gelecek zaman cümlesi. İki tane yalın yan yana, iki tane yalın ya da iki tane bükümlü yan yana gelmemiş. Biri yalın, biri bükümlü. Yalın olana göre çekimlenmişiz. Tu'ya göre çekimlemişiz. Evdikeş metroya da keve, o metrodan inmek üzere yakın gelecek zaman cümlesi. Biri yalın, biri
yani metrodan aslında burada hem edattan sonra büküme uğruyordu hem o yüzden büküme uğramış ama eğer normal bir nesne de olsaydı büküme uğrayacaktı. Bir yalın bir bükümlü oluyor ve eve göre çekimlenmiş. Min tu nediti ben seni görmedim. Burada yine bir yalın biri bükümlü bir yalın. Yine iki tanesi yan yana gelmemiş. Ve ne yaptık? Yine yalına göre çekimledik. Tu'ya göre çekimledik. Burada ilk kişi ekini görüyoruz. Tu'ya göre olan kişi ekini. Wan pırtık onlar kitap okudular. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bunun burada çoğul eki olduğunu görüyoruz. Ama bu Van'a göre değil, pırtık çoğul olduğu için, yani birden fazla kitap olduğu için çoğul eki var. Ne yaptık? Nesneye göre, yalın olana göre çekimledik çünkü. Yalın olana göre çekimliyoruz. Van bükümlü hale göre değil. Yine zaten görüyorsunuz. Biri bükümlü, biri yalın, ikisi asla yan yana gelmez dedik. Eğer şöyle bir durum olmazsa tabii hani edattan sonra büküme uğruyordu ya da tamlamalarda büküm örüyordu. O durumları koymuyoruz. Normal estedibizm gibi yani iki tane bu şekilde yan yana gelmiyor. Beli nahassaneki kuvvet vardık men tevdizanen hedifirde. En vistani binerin ka argatvit çavahat diye bir karani. Tidbeje te ez kuştum nesrine. Kabınerin te ez kuştum. Kuştun lekereke gergüheze. Cibervik breserhiye. Kırdet tavuyaye, breser harumaye, ligori breseri hatiye kışandın. Be hemen şekli. Dilim tuhazete bibine, dile tişektüne, kulika soruşine tişektüne, te es bir kırım ledine. Meçi gotu bu, lekerin kobu kırını çedbin, hemu gergöhezin, bir kırın heye, disaj berku gergöheze, kırdet tavuyaye, breser harumaye, yek tavandi yek haru, ulgoria haru, angolgoria breseri hatiye kışandın. Arkadaşlar burada çok meşhur bir şarkı var, Nesrin'e şarkısı. Şimdi burada ergatiflik nasıl kullanılmış buna bakalım. Dez kuştum, sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Öldürmek. Birincisi birini öldürmek. Neyi öldürmek? Yani bunun cevabı var. O yüzden geçişli. O yüzden orada sen büküme uğradı. Hani o bizim adımlarımız var ya işte birincisi işte özne büküme uğrar, ikincisi nesneye alın kalır, üçüncüsü nesneye göre çekimlenir. Eğer bunları karıştırırsanız bundan bir ve iki önceki derslere bakabilirsiniz geçmiş zaman derslerine. Nesne yalın halde kaldı ve öldürmek fiili nesneye göre çekimlendi arkadaşlar. Burada nesnemiz ez olduğu için kişi eki geldi. Nesneye göre çekimledik. Sondaki cümlede des bir kırım, sen beni yaşlandırdın. Şimdi bir kırın yaşlandırmak, bir bun yaşlanmak. Biz demiştik ki kırın ile oluşan her fiil geçişli fiildir arkadaşlar. Zaten neyi, kimi soruların cevabını da veriyor. İşte neyi yaşlandırdım, seni yaşlandırdım gibi. O yüzden ne oluyor? Bir, özne büküme uğruyor. İki, nesne yalın halde kalıyor. Üç, nesneye yani yalın olana göre çekimleniyor. Ez'e göre çekimlenmiş haliyle kişi eki gelmiş. Naçil hindarya xwe binêrin tu çima min nabînî. Em van hemû hevekan bikin dema borî. Tu çima min nabînî. Çi bi hevalino dîtin lêkereke gergüheze. Lêker gergühez be em niha hevokeke dema niha ye. Gergühez be yek kirde ditewe evê bibe te. Bireser xaru dimîne evê bibe ez. Ligori ezeji dev lekelame vererek kışandın. Arkadaşlar sen beni neden görmüyorsun? Bu şimdiki zaman cümlesi, bunu geçmiş zaman yapacağız. Hepsini geçmiş zaman yapacağız. Görmek, birini görmek, bir şeyi görmek geçişli bir fiil. Neyi sorusunun cevabı var. Ya da sadece gözlerle oluyor, vücudun bir parçasıyla oluyor. O yüzden geçişli. O yüzden bir, öznemiz büküme uğrayacak. Tu t'ye dönüşecek. İki, nesnemiz yalın halde olacak arkadaşlar. Min ez'e dönüşecek. Üç, fiilimiz nesneye göre çekimlenecek. Yani de çıma ez, bir de olumsuz yapacağız tabii ki. Geçmiş zaman olumsuzu ne ile oluyordu? De çıma ez ne dedim. Ne yaptım? Büküme uğrattım. Yalın bıraktım. Yalın olana göre çekimledim. Şimdiki zaman cümlesini geçmiş zaman cümlesine çevirdim. Bir de arkadaşlar bunları artık çözdük, açtık diye düşünüyorum. Şimdiki zaman cümlesinde şimdiki zaman kökü kullanılır. Geçmiş zaman cümlesinde geçmiş zaman kökü kullanılır. Çok ayrıntılı durmuştuk zaten bunların üstünde. Ev pürtükan duhuyne. Şimdi buna dikkat edin. O kitapları okuyor. O yalın,
kitapları bükümlü. Duhuyne okuyor, eve göre çekimlenmiş. Kişi ekini görüyoruz. Bunu geçmiş zamana çevireceğiz. Okumak bir geçişli fiil. O yüzden bunu bükümlü hale getireceğiz. Bunu yalın hale getireceğiz. Yalına göre çekimleyeceğiz. Ev kadın ya da erkek olabilir. Kürtçe'de bunlar ayrılıyor. We, anji ve, dve ev edi harube, dve dahab tawang naim bahevdu. We, ve, kartafa tawange bavecin, pırcuk, huendin. O kitap okudu. Daha sonra yine kitapları okuduk ama burada artık pırtukan diyemem. Çünkü iki tane büküm yan yana gelmiyor. Ben şuradaki ından zaten çoğul olduğunu anlıyorum. Birden fazla kitap okuduğunu anlıyorum. Zozan, helbestan, naxuyne. Kabinerin yek haruye, yek davan diye. Tam hevokeke daman hayan, dema fre. Emi vinaka vergerinin dema bori xwendin dîsa wek vî. Xwendin gerguheze divê ev bitawe. Çawa bitawe? Ev meye, zozan meye, em çi bêjin zozanê helbest nexwendin. Arkadaşlar aynı cümle. İşte bir kitap yerine şiir var sadece. Şimdi biz özneyi bükümlü hale getiriyorduk ya. Eğer tamam zamir ise bükümlü zamir kullanıyoruz. Peki isimse ne yapıyoruz? Büküm ekini getiriyoruz. Zozanne oldu. Dedik ki iki tane bükümlü yan yana gelmez. Zozanne helbestan yanlış olur. Zozanne helbest. Şimdi helbeste göre, şiire göre çekimleyeceğiz bunu. Eğer yalın olsaydı nehwend ama çoğul olduğu için burada çoğul olduğunu görüyoruz zaten. Nehwendin yaptık. Ez van be'acbinim. Di sahibi ke dema nihaye. Ez van be'acbinim. Ez evine kabıkım dema bori. Acibandın be'andine dikade. Be'andine bikade gergüheze, gergühezbe. Kırda tava birese xarudimine. Ligori birese tekçandı. Ez dibe min. Van dibe ev. Min ev acibandın. Di sahibi ku pırcımara kartafa pırcımari hatiyet burada. Ew firavînê dixwin. Hevokeke dema nihaye, xwarin gerguheze, dîsaze ev çi ye? Ev pırjimara ne ji ber ku dixwin. Onlar öğle yemeği yiyorlar. Burada artık bükümlü hale getireceğim. Yalın hale getireceğim. Yalına göre çekilmeyeceğim. Çoğul olduğunu görüyorum şuradaki ekinden. Çoğul kişi eki almış. O yüzden wan, firavîn, xwar. Burada tek bir öğlen yemeği olduğu için buraya çoğulluk getirmiyorum. Belê em hatin ya dawî mêvan fêkiyan dînin. Hevalno balaxwe bidin ev hevokeke dema nihaye diînin ew dînin ango mêvan pırjimare ez ê dîsa tewang bikim lê tewanga pırjimariyê lê zêde bikin. Divê ev xerû bimîne di dema borî de. Çawa bibe mêvanan fêkî anî. Mêvanan fêkî anîn. Arkadaşlar şimdi misafirler meyve getiriyorlar. Meyveleri getiriyorlar. Bunu geçmiş zaman yapacağım. Birincisi getirmek, neyi getirmek cevabı var. O yüzden geçişli bir fiil. Meyvanı bükümlü hale getirmem gerekiyor. Çoğul büküm eki neydi? Çoğul büküm eki meyvana. Artık işte demiştik ya şimdiki zamanda nesne bükümlü halde kullanılır ama geçmiş zamanda yalın halde olmalı. Yalın hale getirdik. Büküm ekini attık. Feki. Bunu fake'ye göre, meyveye göre çekimliyoruz. Birden fazla meyve getirdikleri için çoğul ekini ekledim. Şuradaki çoğul eki meyvandan dolayı değil, fake'den dolayı arkadaşlar. Yani yalın olana göre, nesneye göre çekimledim. Evet arkadaşlar dersin sonuna geldik. Umarım siz de faydalanmışsınızdır bu dersten. Bundan bir sonraki hafta tavan büküm kavramını bir özetleyeceğiz. Hep birlikte tek tek öğreneceğiz. Zaten şimdiye kadar bütün dersleri topladığımızda aslında her şeyi öğrendik bükümle ilgili ama bir özet geçelim, daha iyi oturtalım istiyorum. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar umarım anlamışsınızdır bu konuyu da. Dikkat edin kendinize. Bi hatire ve hevalin heca hatta vanaya be bi xwe mukatebin li xwe baş binerin. Li hevalên hêja û xêratên fêrga Kurdî em hatin waneya dehem
و کسین بود توییتر دمد شوبینن بزانن وانه ده هم وانه داوینه جبو استا دیمین ادی به وانه ام مجالن رزمانی دقدینن اما جبو استا دیمین ام جا استا سیمین بردوام بکن دیسا مجارا ما ایروجی کرمانجه توانگه یا براستی ما مجارا توانگه مقدات ما ببرفره دید لما پرچه پرچه بمجارن را تکیلدار مدید نها از دخوازم سوانه که داوی ده ام حمود توانگه بدن هفدو و ام تنی دوانه که ده ام هینی ve مجاری ببین شبارکو مجاری ki gelek linkte gelek canlı derste peşinme. Arkadaşlar 10. dersimize hoş geldiniz. Son dersimize geldik. İkinci kurun son dersindeyiz. Bununla birlikte gramer konularımız bitiyor. Başka derslerle yine karşınızda olacağız. Artık ikinci kur için gramer konuları yok ama bugünkü dersimizin konusu ise kurmancıda tavan yani Türkçe'de büküm kavramı. Şimdi derslerde çok söyledik. Bükümlü hal, büküm eki, bükümlü zamir. Bunu bir dersi toparlayalım istedim. Bu konuyu geniş olarak gördük. Konularla ilişkili olarak gördük. İşte birinci kurda örneğin işte bir derste zamir halini gördük. Başka bir derste bazı eklerini gördük. Diğer bir derste başka eklerini gördük. Bu derste hepsini bir toparlayacağız. Çok fazla karşımıza çıkan bir konu ve böyle büküm deyince biraz aslında Türkçe karşılığı olmadığı için kafa da karıştırabiliyor. O yüzden genel olarak toparlayalım istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevanu dvirde pençap minakene, emiciser van minakan ve derse bidomine. Yek biyek emi buxuinen, pişta yek biyek emi dıslayten davi de mivanaka dubare bikin. Em buxuinen nave ve arine xoşe. Nave arine xoşe. Un çıt binin dvirde dihab tavan ke yek جنابکن توان ده یک چه قرطفات توان گیه مچ گوت بو راوه کانده توان تیب کارانین پیوا داوی دتوه امی قاسکتن برفری لبنرن جیک de جنابکه هکس بخوازم ناو بکاربینم دوی از ناویجی بتوینم یا دیمین پرتوک لسر ماسیه پرتوک لسر ویه هکس بخوازم جه ماسه دز جنابکه بکاربینم از دیسا جنابکه توان دی بکاربینم از بیجیم لسر ویه یا سیمین Ez şive duxum. Anşe ez buxazım cih şivde cinabke ki bikarbînim. Ez dîsa cinabka tawan dî bikarbînim. Ez ê bêjim ez wê duxum. Ya çaremin min doh pirtûkek xwend. Berîtanê doh pirtûkek xwend. Her du ji halê tawan dîne. Diyekî de cinabke ye, diyekî de nav tawya ye. Me ev her çar mînaka me berê dît lê tenê me yek nedît ya pêncemîn. Ez çum male, ez çum ve deri. Yek de mal tavuyaye, yadın deşi medisa cihe maride mecinafkek bıkaraniye. Arkadaşlar burada 5 örnek görüyoruz. 5'inde de bükümün hem zamir halini hem de ek halini görüyoruz. Yani zamirse işte ve ama ben bunun yerine isim kullanacaksam yine onun bükümlü halini kullanmak zorundayım büküm ekleri sayesinde. İşte biz şimdiye kadar ne dedik? Tamlamalarda son kelime büküme uğrar dedik. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar dedik. Ya da şimdiki zamanda örneğin nesne büküme uğrar dedik. Şimdi ayrıntılı olarak tek tek bunları göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan sadece 5.'sini şimdiye kadar görmedik. Bunların her 4'ünü de gördük. Devam edelim arkadaşlar. Tavang çavaçedibe, yek tawang di cinafken tawan di çedibe. Ez bawer dikim em tevedi hini ve yeke bun. Cinafken tawan de devşmara nastene usa. Cinafken mein xaru hene ez tu ev em hun ev. Ev neka di tawin dibin mesela ez dibe min tu dibe te. Ev dibe ve vi heke ve be me heke vi be nir. Em di tawa dibe me hun di tawa dibe ve ev di tawa dibe wan. Arkadaşlar biz şimdiye kadar zamirlerin iki türünü gördük. Bir yalın zamirler cinafken haru, ikincisi bükümlü zamirler cinafken tavandi. Bütün yalın zamirlerin burada bükümlü halini de görüyorsunuz. Bir tek burada evin ikiye ayrıldığını görüyoruz. We, we. Bunu da söylemiştik. Kürtçe'de işte eril ve dişil olmasına göre 2 tane kullanıyoruz. Eğer we ise bu dişil, eğer yani me, eğer we ise eril yani ner büküm zamiri oluyor arkadaşlar. Bir de 2 tane ev var. Bunların bükümlü halde birbirinden farklı. Şu tekil, şu da çoğul. Ya duyemci bıkartafen tavange çelbe. Bıkartafen tavange. Du cüreyin kartafen tavange hene. Yek binafkiri, yek ne binafkiri. Disa me biberfrihi ev micar ditin hevalno. Em nici ser tavanga binafkiri biçin. Hekez beçin bave hevale.
Vırdes fem dikim ku ev heval meye jiber ku tewangam me bu hevalno. Heke ev heval nerbe vek Ali be hozan be zeçibeçim ba ve hevali. Heke pırjimar be ba ve hevalan. Bi her se hevokan dece ez çi dikim ez peyva dawî ditewîne û li gorî zayen de an jî yekjimariye pırjimariye ditewînim hevalno. Bi van qartafan. Heke ev ne qartaf bûna wek cînav bûna min ê bigota bavê wê, bavê wî, bavê wan. Lê ez çi dikim ez dixwazim nav bikarbînim lê divê ez van navan qartafên tewangê zêde bikim hevalno. Pêşî ew kê bifikirin. Mesela hûn dibêjin bavê wê an jî bavê te an bavê wek ez tu. Na em dibêjin bavê te, bavê min, bavê wî ne wisa cihên ku em cînavka tawan de bikartînin gavan nav bikarbînin divê em qartafên tewangê lê zêde bikin. Em werin yên ne binavkirî heke heval ne diyar be ew heval kî ye? Ez ê bêjim bavê hevalekê heke heval me be. Heke nêr be ez ê bêjim bavê hevalekî heke pırjimar bin ez ê bêjim bavê hevalnan. Arkadaşlar büküm eklerini ayrı derslerde gördük ve bir belirtili büküm ekleri bir de belgesiz büküm ekleri olduğunu öğrenmiştik. Şimdi bunlar da neye göre ayrılıyordu? Dişillik, erillik, işte tekillik, çoğulluğa göre ayrılıyordu. Farkları neydi arkadaşlar? Dediğim gibi biri belirtili, biri belgesiz. Ba ve heval edersem arkadaşım babası ama o arkadaş dişil. Ba ve heval dersem yine arkadaşın babası ama arkadaş eril yani erkek. Ba ve hevalan dersem arkadaşların babası o arkadaşlar çoğul oluyor artık. Eğer belgesizse yani herhangi bir anlamı varsa ya da bazı anlamı varsa o zaman ba ve hevale diyemem. Örneğin eğer dişil ise ba ve hevaleki artık bu ne oldu? Herhangi bir arkadaşın babası. Ba ve hevaleki herhangi bir arkadaşın babası ama o arkadaş erkek. Ba ve hevallan bazı arkadaşların babası. Yani şuralarda belgesizlik var. Arkadaşlar kafanızı şöyle tutabilirsiniz. Örneğin bunu eğer isim değil de zamir kullansaydım ba ve ez demezdim, ba ve min derdim değil mi? Benim babam demek için. Ba ve min derdim. Ya da ba ve te senin baban. Ya da ba ve vi onun babası örneğin. Benim bükümlü zamir kullandığım tüm durumlarda eğer ben zamir yerine isim kullanacaksam yine bükümlü halini kullanmam gerekiyor. Peki o bükümlü hali nasıl sağlayacağım? Büküm ekleriyle sağlayacağım. Burada da görüyorsunuz zaten hem belirtili büküm eklerini hem belgesiz büküm eklerini. Beli hevalno disa me eftişi hatta namen ne dedi bu? Gelek pırşı hatnıcı serve u gelek derkeve peşameci vereme gotu bu. Kartafa ner a binafkirin ne terkaz bu yani vakregez zavnet hat bu kararını u ne mecburi bu. Le pişre ev regez guheri u gotin edi mecburiyeti ve bejim ba ve hevali emni karın bejim ba ve heval. Le dihin cihande ev tiş duguhere, ev kartaf peyve duguherine u her du bikaranci dinav geldi zafheye her du jirastın. Kampı nerin çavaçet be. Ba ve hozani dibe ba ve hozen. Ve hatta na bavrikın bistiye em dibejim ba ve hozen. Ancak kavmeşi agri kavmeşi egir. Ev i ve ayı duguherine dike e. I ayı duguherine dike e. Ava cemi. I e'yi duguherine dike e u dibe edi ava cem. Berfa çiyayı. F i ayı duguherine dike çi berfa çiye. Her duje halin tavandine. Behna nani. I dise ayı guheran bu behna nen. Denge şivani. I dise ayı guheran bu denge şivin. Berikirna velati. İdise ayı guheran bu berikirna velet. Jibajari i ayı guheran bu jibajer. Deriye khaniyi i ayı guheran bu deriye kheni. Unçid binin gava a anji e hebed peyvede cana ev kartafan ner ve peyved guherine uvan tivan dike e hevalno. Her du bikaranıcı rastın
her du bikaranın jî nav gelde zaf hene. Hatta ez dikarim bêjim ev neka zaftır hene. Ev halin guheri zaftır hene. Arkadaşlar şimdi daha önce i büküm ekinin mecburi olmadığını ama artık mecburi olduğunu söyledik. Hatta dedik ki bir sürü metinde görmeyebilirsiniz de bu hali. Ama eskiden mecburi değildi. Güncel metinlerde artık görürsünüz. Arkadaşlar sadece bu eril büküm ekine has bir kural var. Bu büküm eki bazen kelimenin kökünü değiştiriyor ve karşımıza yeni bir form çıkarıyor ve her iki form da doğru. Örneğin hozani, hozen oluyor. Aslında ikisi de bükümlü hal. Ya da agri, egir oluyor. Çemmi, cem oluyor. Çiyayi, çiye oluyor. Nani, nen oluyor. Her ikisi de aynı. Buradaki mantık şu, gelen i eki eğer kelimede a ya da e varsa o kelimeyi değiştiriyor ve şu harfleri e'ye dönüştürüyor arkadaşlar. E'ye dönüştürüyor. Devam edelim. Behnan, nani. Bakın a var burada. I a'yı değiştiriyor ve onu e yapıyor. Behnan nen oldu. Ya da şivani. Şuradaki i a'yı değiştiriyor. E yapıyor. Denge şiven oldu. Berikirna velati. I a'yı değiştiriyor. E'ye dönüştürüyor. Berikirna velet oluyor. I a'yı değiştiriyor. Bajari diyeceğimize bajer diyoruz. Yine i a'yı değiştiriyor. Hani diyeceğimize heni diyoruz. Bu formu daha çok görme ihtimaliniz de var. Çok sık karşımıza çıkan bir form. Şöyle, eğer kelimede a ya da e varsa ve eril büküm eki, arkadaşlar kelimenin kesinlikle eril olması gerekiyor. Sadece eril büküm ekine has bir durum bu. O kelimeyi değiştirebiliyor. Sanıyorum ki yani %90'ı zaten bu formun bunlar. Birkaç tane daha görürsünüz ama öyle çok da yok yani. Her iki formda doğrudur. Her iki formda karşımıza çıkabilir. Em ravekirine bu huyunun peyven ner en kudu xoda a anji e dihawinin heke qartafaiye tawanga nera binafkiri bigrin ev tip diguherin u dibin e. Kalsektin tiştekume got yani. A u anji e hebe e dev diguherin dibin e. A anji e hebe e dev diguherin dibin e. Her du bikaranji rastın. Ne beşin yek şaş yek ne rast. Her du şey hemen şekli rastın. Arkadaşlar tekrar söylediğim gibi önemli olan şu eril büküm eki olması. Yani kelimenin eril olması. Eril kelime büküm eki aldığı zaman eğer a ya da e varsa bazen değişiyor ve şu forma dönüşüyor. Her iki kullanımda doğru, istediğinizde tercih edebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ezberleyemem ya da aklımda tutamam, şu formu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Belli, nihal cemhatın serivani deme çugot penç hap hevokene emej servan penç hevokan emivani yapar ve bikin. Hevoke yekem çi bu? Nave ve arine, nave arine hoşe. Hevanıme çi gotu bu? Drave kande, raveker dıtave. Ango, tirkavici eve isim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Hevanı raveker kurmancı da pırani peyva daviye emvecbirnekin u berovaje Türkiye. Arkadaşlar şimdi onun adı dediğimde aslında Türkçe'de ne demiştik? Söylerken adı onun gibi düşünüyoruz. Onun sona geliyor ve bu ın, in, nın, nun şu anlamları veren, tamlayan bizim Kürtçe'de büküme uğruyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz anlamları alan kelime Kürtçe'de büküme uğruyor. Rav ve ker dıtave. Örneğin nave onun adı. Nave onun adı. Burada un gördüğümüz yer büküme uğrar arkadaşlar. Eğer kişi dişilse bu örnekte olduğu gibi nave ve dişil bükümlü zamiri kullanıyoruz. Ya da eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam Arin'in adı diyeceksem, bakın yine bir in görüyorum burada. Arin'in adı, o in anlamını vermek için onu büküme uğratmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Dişil büküm eki kullanıyorum. Ne demiştik? Mantık ters. Onun adı, Türkçe'de adı onun yerine kullanılıyor. Adı onun yerine kullanılıyor. Onun sona geliyor. Diğer örnekten devam edelim. Bir de eril büküm eki görelim. Deriye, haniye, hozani. Çubu hevano disa peyva davi ve bıtave. Tirkaviçiye disa evvatiha ıntedehiye. Hozan'ın evinin kapısı. O ev ya da kapı temelde kime aitse burada hozan büküme uğrar arkadaşlar. Şuradaki ın kavramını görüyoruz. Hozan eril olduğu için, erkek olduğu için eril büküm ekini
kullandık burada. Eğer ben burada zamir kullansaydım yine büküm zamiri kullanmam gerekiyordu. Deriyehani we diyecektim örneğin. Ama artık isim kullanmak istiyorum. We'yi kaldırıyorum. Yerine isim ve büküm halini kullanıyorum. Delaliya keçawan em çi dibînin peyva dawî dîsa tawyaye, dıvır da ravekere tawyaye u pırjimare. Onların kızının güzelliği. Yine burada bir ın görüyoruz. O kız ya da güzellik kime ait? Onların kızının güzelliği. Tamlayan aslında hep onların. O yüzden ne yapıyoruz? Büküme uğratıyoruz. Yine ın anlamını görüyoruz. In anlamını alan kelime büküme uğramış ve burada çoğul büküm zamiri kullanılmış. Örneğin burada zamir değil de misafir olsaydı, meyvan olsaydı yine bükümlü halini kullanmamız gerekiyordu. Ne diyecektik o zaman? Meyvanan diyecektik. Az önce gördüğümüz büküm ekini kullanacaktık. Rengi kulilkan. Kulil tavuyaye, raveker tavuyaye, ucibel kasta pırjmariye dikim, tavanga pırjmariye standiye. Çiçeklerin rengi. Ne yaptık? Kürtçe'de tersi oluyordu pozisyon olarak. Yine in anlamını veren büküme uğruyordu. Burada çiçeklerin diyorum. O yüzden bükümlü hale getireceğim. Ve isim kullandığım için büküm ekiyle kelimeyi büküme uğratacağım arkadaşlar. Birincisi bu şekildeydi. İsim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Dravekande, raveker, dıtave. Ya diyem çi bu pırtuk liser maseye herkes bu xwazim ki maseye de cinaf bikarbînim pırtuk liser weye. Ravekina vê çêvanê çi gotibû navderên ku piş daçekan tên ditewin. Peyvên ku piş daçekan tên ditewin hevalo. Ve ez ji batmanê me, ew batman jî tawan gene wisa piş daçek ve ditewe. Edatlardan sonra gelen isimler büküme uğrar arkadaşlar. Bizim çokça söylediğimiz bir kural bu. Bazı anlamlar veriyor. Örneğin masanın üstünde burada. Yine o aslında o ın, in, o nun anlamını yine veriyoruz. Ama bunun yanı sıra birliktelik, bulunma, ayrılma, yönelme gibi anlamları verir arkadaşlar. Edatların tipik özelliği bu. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar. Ya büküm ekini kullanacağız ya da bükümlü zamir kullanacağız. Örneğin liser maseye masanın üstünde, burada liser üstünde edatından sonra gelmiş ve masa kelimesi dişil olduğu için mor rengi görüyoruz. Yine dişil büküm eki var. Eğer ben burada zamir kullanmak isteseydim yine bükümlü zamir kullanacaktım. Liser veye diyecektim. Ya da bıtere, seninle ne demiştik? Bıre kişiler için birliktelik anlamını veriyordu. Edatlardan sonra büküme uğradığı için kelimemiz bükümlü zamir kullandık. Bükümlü zamir kullandık. Eğer ben burada yine Ayşe'yle demek isteseydim ben Ayşe'ye re demem gerekiyordu. Orada yine büküm ekini eklemem gerekiyordu. Ligel zozane dîsa pişta çeken dibinin ku zıttavuyaye herkes bu xwazim cevî de dîsa cinaf bikarbînim ez ê bêjim ligel ve Zozan'ın yanında yine burada bir ın görüyoruz şuradaki gibi. Ne dedik? Bu anlamları veren kelime büküme uğrar. Zozan dişil olduğu için dişil büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Navbera one de buradan pırjmariye gidibinin ez çi dikim cinakê tawan dî bikarbînim. Heke nav bûye min dikarbû ez bêjim navbera hevalan de kartefa pırjmariye dikarim ê bikarbînim. Yine onların arasında burada yine ın halini görüyoruz. Yine ın olan kelime büküme uğruyor arkadaşlar. Edatı da görüyoruz burada. Navbera one de onların arasında. Edattan sonra büküme uğramış. Eğer isim kullansaydık arkadaşların arasında deseydik yine o ın halini görecektik. O zaman arkadaşlar büküme uğrayacak. Hevalan olacak. Şuradaki an gibi. Hani diyorduk ya oradaki an sona gidiyor kelimenin. Ez ji batmanê em dizanim pişta çek. Ditewe ez ji batman me şaşe. Ez ji Ahmet me şaşe. Ez ji batmanê me. Dîsa ji ber ku me gotibû bajar me ne bi qartefa tewanga me tewyaye. Bunun arkadaşlar dedik ki aslında motomot çevirisi üstünde durmuştuk bunun. Ben Batman'danım. Tıpkı İngilizce'deki gibi I am from var ya oradaki dan'dan anlamı bizdeki j ile sağlanıyor. Ama anlam olarak çevirince ben Batmanlıyım. Burada o Batman'dan anlamını veren o from'un yerine biz j kullanıyorduk. Dan'dan anlamını veren ve ondan sonra da büküme uğruyordu. Ne demiştik? Bütün şehirler dişil kabul ediliyor. O yüzden dişil büküm ekini görüyoruz. Bunun yerine şey de diyebilirdik. Ez jüve derime örneğin. Zamir de kullanabilirdik. Ya seyem ez şive duhum.
Anca şive de buxazım ku cinab ki bikar benim ez beşim ez ve dukum. Çimaz burada zıtavinem hevalno me çi gotu bu zıdem uravin ko kademan hatep karanın de vakt deman ha dema be nezik ravaya fermani ravaya hostiku her vakitin bir eser zıtave. Arkadaşlar ne dedik? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı zaman ve kiplerde nesne büküme uğrar. Sanırım ikinci kurun ilk konusu da buydu zaten. Zamanlarda nesne durumuydu. Ne yapıyorduk? İşte gelecek zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Şimdiki zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Peki ne zaman nesne büküme uğrar arkadaşlar? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı tüm zaman ve kiplerde. Bu emir kipi de olabilir. Bu istek kipi de olabilir. Her şey olabilir. Bizim için ipucu şimdiki zaman kökünün kullanılması. Zaten geçmiş zaman kökünde bundan önceki derslerimizde görmüştük. Emri minakin hobilerin es şive duhum. Aslında bu ne? Ben onu yiyorum arkadaşlar. Ben yemeği yiyorum. Orada o nesneyi büküme uğratıyoruz. Şimdiki zamanda nesne büküme uğramış. Ezi haniye ki bıkrım. Ben bir ev alacağım. Herhangi bir ev alacağım. Hani eril olduğu için eril ve belgesiz bükme eki kullanılmış arkadaşlar. Haniye ki bıkrım. Herhangi bir evi alacağım. Zelal pürtükan duhuyne. Bu gelecek zaman cümlesi. Şimdi bir daha şimdiki zaman cümlesine döndük. Zelal pürtükan duhuyne. Zelal kitapları okuyor. Burada pürtükan bükümlü hali. Eğer ben zamir kullansaydım zelal van duhuyne. Onları okuyor diyecektim. Yakın gelecek zaman cümlesi. Ez dikim ve bibinim. Ben onu görmek üzereyim. Burada onu nesne olduğu için nesne büküme uğramış arkadaşlar. Zaten dişil bükümlü zamiri görüyoruz burada. Bir de emir cümlesi var. Xwarine buxe. Ya brasi vekla ve hevoki çiye tu xwarine buxe. Leme gotu bu çent karın bejin xwarine buxe. Em musajı fermane bidin. U çi bu me got vek ev mesela yani ravin fermani de jiber kokada manhatı bikaranın bir eser tavuyaye. Yemeği ye dediğimde arkadaşlar aslında bu sen yemeği yedir. Hani emri biz karşımızdakine veriyoruz ya. Orada sen özne, yemeği nesne ve ne oluyor? Şimdiki zaman kökünü kullanıldı. Her yerde nesne büküme uğruyor arkadaşlar. Bir de geçmiş zaman dersimizde görmüştük. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Örneğin burada ez, zelal, ez hep bunlara göre çekimlendi. Bir tek emir kipinde durum farklı. Onda zaten emir kipini anlattığımız Rabia Fermani dediğimiz derse dönerseniz görürsünüz farkı. Şimdi dördüncüsüne geçelim. Min do pürtüke xwend ançekez cihe min dez buxwaz navekî bikarbînim berîtanê do pürtüke xwend. Und her du hevokan de jî haleta wan dê dibînin çima hevalno kesên ku waneya dema borî temaşekir be baş dizanê dibîn biçarê di demên borî de hekelê ker gergühez be tirde dıtawe. Geçmiş zamanlarda eğer fiil geçişliyse özne büküme uğrar. Bunu geçmiş zaman derslerinde çok öğrendik. Çok üstünde durduk arkadaşlar. Örneğin min pürtükek xwend. Ben bir kitap okudum. Aslında bu ben nedir? Ezdir değil mi? Ama geçişli olduğu için okumak fiili büküme uğrar. Ben kitap okudum. Ve ne demiştik? Asla bükümlü olana göre çekimlenmez. Asla bunlara göre çekimlenmiyor. Hep burada da nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Bakayım başka söyleyecek bir şey. Hem bir de arkadaşlar eğer dersi izlemediyseniz diye söylüyorum. Umarım o dersleri izleyip sırasıyla buraya gelmişsinizdir. Ne oluyordu? Geçişli fiil neydi? Nesne alabilen fiildi ve bunlarla ilgili bir sürü ipucu verdik. Dedik ki neyi kimi sorularına cevap veriyorsa geçişlidir. İşte vücudumuzun bir parçasıyla yapıyorsak örneğin kendin ya ağızla olur ya gözle olur geçişlidir. Ondan sonra kırın varsa fiilin içinde geçişlidir. Hep bunların ipucusunu da vermiştik zaten. Ve name şant. O mektup yolladı. Burada şandın geçişli bir fiil. Hatta demiştik ya andınla bitiyorsa geçişlidir. O yüzden öznemiz büküme uğradı. Zilane name şant. Arkadaşlar burada zamir vardı. Eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam, örneğin zilan demek istiyorsam o zaman dişil bükmekini eklemek zorundayım ona. Büküme uğratmak zorundayım.
Böyle durumlarda dediğim gibi hep ipucu olarak kafanızda oluşturun yani. Ez nameşant mı diyoruz yoksa min nameşant mı diyoruz? Min dediğimize göre orada büküm vardır. O zaman bükümlü hali kurallarına göre uygulamamız gerekiyor. Wî du qedeh çay ve xwarin. Ve xwarin dîsa lêkereke gerguheze û ev hevoka demaboriyê ji ber vê yekê em çi dikin? Em ditewînin halê wî bikarbînin. Hekes bixwazim cêyê vî de dîsa nav bikarbînim. Ez ê bêjim wek Ehmedî du qedeh çay ve xwarin. Bala xwe bidin li gorî du qedeh çayê hatiye kişandin lêkera me. Hevaleke gazî te kir. Gazî kirin lêkereke gerguheze ji ber ku tê de kirin heye an jî gazî kê kir gazî te kir bersif heye ji ber vê jî divê kirde bitewe divir de tewanga me an ne binavkirî ve tewîyaye. Ew hevalekî ku ne diyare û jin e ji ekê em fehm dikin. Hevaleke gazetekir bir arkadaş seni çağırdı ama herhangi bir arkadaş arkadaşlar. Burada belgesizlik var. O yüzden belgesiz olan büküm ekini kullandık ve arkadaş kadın olduğu için kadın olan dişil büküm ekini kullandık. Gazi kırın işte seni çağırdı, sana seslendi. Kırın olduğu için kırın olduğu her fiil geçişlidir demiştik. Arkadaşlar şimdi beşincisine geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Türkçe'de hani bu işte örneğin bana, benden, beni, benim bu hallerin hepsini biz büküm ile sağlıyoruz. Bu gördüğümüz ekler ya da zamirlerle sağlıyoruz. Yani ben dediğim dışındaki bütün durumlar ya da masa dediğim durumdaki bütün durumlar, örneğin masaya, masayı, masada, masadan hepsinde büküm eklerini kullanıyoruz. Bu anlamların hepsini büküm ekleriyle veriyoruz. Tek bir durum hariç arkadaşlar. O da geçmiş zaman. Çünkü örneğin min huant dediğimde ben yedim oluyor. Direkt artık beni, bana, benden gibi bir şey yok. Direkt ben oluyor. Ama bunu da çok ayrıntılı zaten gördük arkadaşlar geçmiş zaman dersinde. 7 ve 8. derslerimiz bunun üstüneydi. Onlara bakabilirsiniz. Bu güzel bir ipucudur. Dediğim gibi ben dediğim tüm durum dışında ya da masa dediğim ya da kalem dediğim yalın halin dışında hani burada Türkçe'de işte yönelme haleki var, bulunma haleki var. Bunların hepsini biz Kürtçe'de büküm ile sağlıyoruz arkadaşlar. Enver'in yap Benjamin. Vak min seri ders vane de şigot me ev tiş nedit hattenha es çum male es çum vederi. Arkadaşlar şimdi biz geçmiş zamanı görünce işte geçişsiz ise ne oluyordu? Zaten nesne yoktu. Özne de yalın kalıyordu. Özne göre çekilmiyorduk. Es çum gibi. Ama burada es çum mali bir tane büküm hali görüyoruz. Peki neden burada büküm var? Arkadaşlar bu Kürtçe özgü bir kural. Dehemu demande hokerin cih gıtavın. Burada ev dediğim şey hokerin cih yani böyle yer zarfı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde adlandırılıyor ve büküme uğruyor arkadaşlar. Geçişli ya da geçişsiz olması fark etmeksizin hokerin cih dediğimiz bu yer zarfı büküme uğruyor arkadaşlar. Ve bütün zamanlarda yani geçmiş zaman, gelecek zaman, geçişli alakasız her durumda büküme uğruyor. Bir de arkadaşlar bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum. Aslında Kürtçe ile ilgili güzel bir özellik. Şimdi bazı fiiller vardır ki bu fiillerde biz pozisyon değiştiriyoruz. Örneğin gitmek, çun. Örneğin gelmek, hatin. Örneğin ketin, düşmek. Frin, uçmak. Böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde arkadaşlar bu yer zarfı hep cümlenin sonuna gidiyor. Aslında Kürtçe'de normalde cümle yapısı nasıl oluyor? İşte özne oluyor, nesne oluyor, yüklem oluyor. Sadece böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde fiil nesneden önce geliyor arkadaşlar. O artık nesne mi diyorsunuz, yer zarfı neyse o hep en sona gidiyor arkadaşlar. Bu da Kürtçe ile ilgili bir özellik. Örneğin es şive dokun dersem orada özne nesne yüklem ama es çummal dersem burada fiil ortaya geliyor. Sebebi de bu yani hareket bildiriyorsa o diğerini sona itiyor arkadaşlar. Ne dedik? Fiilin geçişli geçişsiz olması fark etmeksizin tüm zamanlarda yer zarfı büküme uğrar. Şimdi bu güzel bir örnek. Bu çün gitmek örneği. Ez çınmale ben eve gidiyorum. Büküme uğradı. Bakın bu nesne değil artık. Türkçe'de dolaylı tümleç diye geçiyor. Kürtçe'de yer zarfı diye. Eve gidiyorum. Ez biçimale eve gideceğim. Ez dikin biçimale eve gitmek üzereyim. Biçemale eve git. Ez çummale eve git.
ettim. Hepsinde de o eve anlamını vermek için, örneğin burada geçmiş zaman cümlesi ama fark etmeksizin geçişli olması, o mal kelimesi büküme uğruyor. Ev hat İstanbul'u, o İstanbul'a geldi, yine büküme uğradı. Zaruk bazandı bir saniye, çocuklar okula koştular, yine o okula dediğim şey büküme uğradı. Seyinik ketin erdi, tabaklar yere düştüler. Yine bakın yere dediğim şey büküme uğradı arkadaşlar. Belli, em nihacı hatin hindariye ki, divande emme bijardiya rast emme hil bijerin, nave çiye, nave mamoste çiye, nave mamoste çiye, anji nave mamosteyin çiye. Belsiva rast ki jane hevalno, divirde rave ke, mego rave kerdi tawe, ango belsif halet tavan diki jaye, nave mamosteyi. Burada ne isim tamlaması var, büküme uğruyordu sondaki kelimemiz, öğretmeninin onun anlamını veren. O yüzden büküm eki olan bir tek bu var arkadaşlar. Buradan da o mamostenin erkek olduğunu anlıyorum zaten. Ya duyem lavık cihekiye meçi gotu bu tış da çekti ve dve halet tavan dibe dvırde batman çokarıyor. Şu ne eve hevalno i tavanga nere leme gotu bu bajar meneç bervi iş nabe çisem sure. Arkadaşlar aslında iyi de büküm eki. Şimdi büküme uğraması gerekiyor edattan sonra olduğu için. Ama biz ne dedik? Bütün şeyler dişil kabul ediliyor. O yüzden j amedi dememem gerekiyor. J amedi demem gerekiyor. Bazı yerlerde şöyle bir konum var. Mesela j amedi değil de amediye gibi. Böyle konularda duyarsınız ama j'yi gördük mü unutmuyoruz. Büküm eki, dişil büküm eki geliyor şeylere. Kondekar dıçın an dibistan dibistaneke dibistani. Ve meçi gotu bu hevalno hokeri cih ditaviya ev jih bitawe kijan tavan getvirde kondekar dıçın dibistani. Ev ve katandeke ne tavan ge ev jih şu hale haruye. Kala tekir kalkırın lekereke gergüheze ev hevok hevoka demaboriye hevokin demaboride kirde ditawe ezi hali tavan gibi karbinim ev her duşi harune nabın ango cevap B'ye. Bersivame B'ye. Wan kala tekir. Kajmin re çayeke tiştek dagre. Ha medve vani de ne kotle me beri gotu bu. Çayeke kaçahi an çayeke kaçahi an çayeke kaçah. Peşihum bu fikrin. Vardıkım unjit zanın. Bersif çiye varno. Bersif çayeke kaçahi. Jiber ku jibir nekin nav derdi tavun. Heval nav ango renkler natavun. Arkadaşlar kaçak çay burada kaçak sıfat görevinde ve unutmayalım isim soylu sözcükler büküme uğrar. Sıfatlar büküme uğramazlar. Mesela işte Pelavin sor derim örneğin kırmızı ayakkabılar. Orada sor büküme uğramıyor sıfat olduğu için. Emvarın yaşaşemin meyvan nahun dvırda çiye hevokeke deman haye deman hade bireser ditawe ezi hali tavan gibi karbinim Fravin haruye Fravinen ev vakatandeke ne tavange Fravine tavange bersiv aye. Hevokeki dema beheye ezi bibinim ezi hevala bibinim hevaleke bibinim an heval bibinim ki jan raste hevalno me çıgot dive bireser bitawe dema bede. Newsa şu ev haruye ev katnabe hevalno hevala ev an ne tavanga dibez bitawinim ev av vakatandeke vakit diya min ev ne tavange. Naho çıbe ezi hevaleke bibinim. Arkadaşlar ben bir arkadaşı göreceğim. Burada belgesiz büküm ekini görüyoruz. Ne dedik? Nesnenin büküme uğraması gerektiğini öğrendik gelecek zamanda. Burada bir gelecek zaman cümlesi nesneyi büküme uğratacağız. Burada hevala, hevala bibinim. Bu yanlış hevalan derseniz yani sonunda ne varsa doğru. Hevalan arkadaşları göreceğim oluyor. Ama burada hevala diyor. A sadece büküm eki değil vakatandek dediğimiz diğer tamlama eki. Örneğin hevala baş, iyi bir arkadaş. Ama orası artık büküm değil arkadaşlar. Ez ne diytim? Disam emitçi bükün kırdeyi bıtavinin
دیتن لکرکه گل گوزه اف هوکا دما بوریه دورده جناف تونه نافه من نافه توان دی بکاربینن آرین هیه آرین نافه می yani موسا قبول کر بکو مرجبن ل برسه ده من وقت می قبول کر و دوی ev nave mi bitawe ango bibe arine. Ne demiştik arkadaşlar? Geçmiş zamanda fiilimiz geçişliyse özne büküme uğrar. Öznemiz burada arin. Ben arini kadın kabul edip cevap verdim. O yüzden dişil büküm ekini kullandım. Arine. Beli hevalen heşa em hatin davya vane xwe hevi dikim ev wanec bo Suudewar bu ve Hindistan فهم كرن حتى وانه كدن خباش بنرن وقت من قد أوانه داوية لامي هن وانين دن جمي تشيكن بهذا مي هن مشارم ببينن hatta وانه كدن الخو مقاتبن هوارنا. Arkadaşlar ikinci kurun sonuna geldik ve dersimizin de sonuna geldik. Başka dersi görüşünceye kadar dikkat edin kendinize. Başka dersin eğer duyurusunu yapacaksak bunu Twitter'dan yapıyoruz zaten. Oradan takip edebilirsiniz ya da buradan da görebilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Ama gramer konularımız bitti. Şimdi daha önce bir öneri gelmişti derslerden, yorumlardan birinde şey diyordu işte bütün zamanlarla ilgili bir ders olsa. Yani böyle bir gramer kuralına göre değil de sadece örneğin bir fiilin tüm zamanlarda kullanımı. Belki böyle bir ders yaparız. Eğer sizin de başka önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Mutlaka biz onları değerlendirdiği için okuyoruz zaten. Diğer dersi görüşünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çalışmayı ve Kürtçe öğrenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. But yes, finally we تعرف مخرج يا كذا خكي سوي درجة أساسية بيش قمة بدر خوش نقول يا إيش بيش كوتشتكي بود عبيد. Yes, thank you for watching. It was the كان بس شو بكم يا دقيقة إيش بدر تسابيش ما مس شو بكم. I mean it's a good wish. لا شنو جاردن بدر جاردن. Mrovenjus pardon arkadaşlar okuyamadım. Mrovenjus Ez vedere sam okuyayım. Kendimi harcıbar kumen bote vedere sam Türkçe bu. Tamam vedere şey. Acaba bu gönlüm benim şifatma diyeceğim. Tamam. O flüt çalmayı biliyor. Şimdi diyeceğiz ki eyvallah dengemi çal. Ay. Şimdi di sabecim ha. Ez vedere sabecim. Bu var. Hevdi çoğusum farklı diyeceğim go taktırım hiç nekim ama. Nave hoş kekem. Hoş ya. Slav. Navemin alane. Ez biz Metekemin benim bir halam var diyor. Şelam bezledim bebeğim. Endame kemeyi dinjeheye. Ben seninle çok eğleniyorum. Kalıp bu. Tamam ez iş çardan hindariye desbip lanet öyle. Endame ki meyedin jeheye. Endame ke meyi hazedin bebeğim. Endame ke meyadin jeheye. Endame ke meyadin jeheye. Onunla çok mutluyuz. Hani siz biz farklı söylüyoruz diyebilirsiniz ya da burada böyle söylüyoruz. Bakın şiir çalış. Ay ezberi sattım ya. Aslında bu ne? Kırın fiili değil mi? Kırın
إذا قتشنا بوديسا Bastian. Emme varın biz geleceğiz. Efendim bu bölüm ümidiniz büyüktür. Halbuki büyüktür. Efendim teşekkür birincimiz büyüktür ya. Sen önce bir kendiniz bulmaya çalışın. Sonra benimkinden kontrol edersiniz. Gelli hevalin heja bername davim bu emji cejna ve carek edin piroz dikin bixatri var. Hey akapna kırtene bu ya. Kamam ses carek edin bugün. Gelli hevalin heja luha başnirin luha mukatebin behavior hevdetini. Eyvallah anaya girdin. Allah Allah. Geli Kurdezeneja, Umkheratun Fergal Kurdi. Arkadaşlar Kürtçe derslerimize hoş geldiniz. Bundan sonra haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hep birlikte en temelden başlayıp en ileriki seviyelere kadar Kürtçe öğreneceğiz. Öncelikle ben kimim? Benim ismim Gülistan. Halihazırda Enstitüya Kurdi İstanbul'da yani İstanbul Kürt Enstitüsü'nde Kürtçe dersleri veriyorum. Şimdi gelin biraz konuştuğumuz dili tanıyalım. Kürtçe, Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dil. Hint-Avrupa dil ailesinin İrani diller kolunda yer alıyor. Avrupa dilleri ve Farsça gibi diller Kürtçenin akrabaları arasında sayılıyor. Peki Kürtçenin kurmancı lehçesini öğreneceğiz dedik. Diğer lehçeler neler? Arkadaşlar Kürtçe 7 tane lehçeye sahip. Kurmancı, Kırmançki, Lekki, Lori, Sorani, Kelhuri ve Hevrami Kürtçenin diğer lehçeleri arasında yer alıyor. Bu dersler Kürtçesini geliştirmek isteyen Kürtler ve en baştan Kürtçe öğrenmek isteyen Kürt dostları için hazırlandı. Umarım siz de en güzel şekilde faydalanır, öğrendiğiniz bilgileri kendi yaşamınızda da kullanırsınız. Yeryüzündeki en temel haklardan biri ana dilini konuşma hakkı arkadaşlar. Gelin hep birlikte Kürtçeyi konuşalım. Evlerimizde, eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla Kürtçe konuşalım. Kendinize iyi bakın. Güminin hayır hoş yeri. Gelli hevalin heja Umkheratun Fergal Kurdi. İro em dest ve asteke nu dikin, em dest ve asta duyem dikin. Ev waneci waneye yekem a asta duyeme. Emi dve waneyde dema niha u dema bede analize bireselebnirin. Bu her wuha emi hini mijareke nu bibin. Tawanga ne bina fikri. Juha asta yekem deme dema niha u dema be berfrehi mediti bun. Niha emi lisser bireseli biseknin. Yani object, nesneyi biseknin. Arkadaşlar ikinci kurum ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kurda ayrıntılı işlediğimiz şimdiki zaman ve gelecek zamanı bir tekrar edeceğiz. Ve biz bu zamanları görünce daha çok fiil çekimine ve özneye bakmıştık. Şimdi bu dersimizde ise nesnenin durumuna bakacağız. Şöyle açıklayabiliriz. Ben elma yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim diyoruz Türkçe'de. Ama bunu Kürtçe yazarsak ya da Kürtçe söylersek ben elmayı yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim demek zorundayız. Bu elmayı kavramını göreceğiz yani. Zaten artık yavaş yavaş mantığının oturması gerekiyor değil mi? Elma dediğimiz yani yalın olan her durum dışında elmayı, elmada, elmadan derken hep bükümlü halini kullanıyoruz. Peki ben herhangi bir elmayı yiyorum ya da ben bazı elmaları yiyorum. Yani o belirsizliği nasıl vereceğiz? O belirsizliği de Tawanga ne binafkiri konusuyla vereceğiz. Tawanga ne binafkiri. Şimdi ilk dersimize geçelim. Yalnız dersimize geçmeden önce şöyle bir bilgi de verelim. Artık ikinci kur olduğu için Kürtçe ağırlıklı olacak. Özet olarak ya da önemli yerleri yine Türkçe açıklayacağız. Nihalji em derbasi dubaraya dema nihabibin. Hevano vek me got şuha me berfrehi me dit dema niha. Leker çava çedbu em peşi serminak ekip için. Ez diçim. Burada dı'ye kartafa dema niha. Çe heye koka dema niha. Ujbo eze'im heye kartafa kesane. Her sittin ba hevdu edi lekere pektiğinin dıdema nihade.
Anji ez naçım edi dibe neyin yavi. Mesê cüreyên lêkeran dîtibûn, xeru, pêkhatî û hevedûdanî em ê niha yek bi yek mînakê wan binêrin. Lêkereke xeru xwarin, em zav bikartînin, kokawî tenê xwe ye, em çawa dibêjin di dema niha de, ez dixwim. Ez dixwim anjî ez naxwim. Sê cüreyên lêkerên pêkhatî hene, yek bi înê dixedin, yek bi andinê dixedin û her wiha lêkerên ku bi pêşkirê çêdibin. Hevan yê înê dixedin zaf hêsan, em tenê înê davêjin û kok dimîne destê me de. Wek mînak kelîn lêkera me ye, gava em înê bavêjin destê me de tenê kel dimîne, kokawî. Gava ez dibêjim av dikele, êdî ez wateya av niha dikele didim. Anjî av nakele neyên ya wê. Wek gerîn, wek firîn, wek bezîn, ev ser mînakê vê cüreyê ne. Lêkerên ku bi andinê dixedin dîsa hêsanî rêya wa, em çi dikin andinê davêjin cihê de întînin. Êdî koka kelandinê dibe kelîn, ew dikelîne bu hevokekê dema niha. Em hevdû nexin, kelîn koka kelandinê ye, kel koka kelînê ye. Lêkerên ku bi pêşkirê çêdibin hinek diguherin, hevano me astayê kem de me gelek car me bi nêwî xêz kir. Me got, kurmancî de her tim ya girîng lêkera me ya bingehîne. Ji ber vê yekê em qartafên kesane, qartafên demê an jî qartafên neyînî ye, her tim tînin pêş ya an jî paş ya koka lêkera me ye bingehîn. Wek mînak, vekirin ji kirinê bûye vekirin. Aslında kirin lêkereke din e, êdî ve hatiye pêş ya wê bûye vekirin. Ez çi dikim, koka kirinê tenê kê ye, ji ber wî jî ez diye yani qartafa dema niha ez dixim vê derê nîvê ve û kê ye, yani pêşkir û kê ye. Çawa çêbe, tu ve dikî, ez ve dikim, em ve dikin, her tim dikeve navberê. Her wiha qartafa neyînî jî, tu ve nakî, ez ve nakim, dîsa dikeve navberê. Lêkerên hevedûdanî çawa bûn? Yek lêker hebû, yek jî cînav, daçekan pê veke nû hebû. Dihatin ba hevdû, lêkereke nû çêdikirin, me ji van re jî digot lêkerên hevedûdanî. Wek mînak amade kirin, bala xwe bidin dîsa ji kirinê bûye. Çi gava me ev mijar dît, me got kirin an jî bûn ji van gelek lêker çêdibin. Yek jî ev e, amade kirin êdî lêkereke nû ye, ez dîsa kirinê dikişînim. Koka kirinê çi ye? Tenê kê ye. Gava ez dibêjim em amade dikin. An jî ez amade dikim, tu amade dikî, an jî ez amade nakim. Hevalno me ev sê cüreyên lêkeran. Me di astayê kem de cuda cuda, di dersên cuda cuda de me dît û jî dikarin li van bi berfirehê binêrin û kemasîn we hebe û dikarin çareser bikin. Arkadaşlar, şimdiki zamanın kısa bir özetini geçelim. Şimdiki zamanda zaten 3 ders ayırıp çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük birinci kurda. Eğer eksiğiniz varsa önce o dersleri izlemeniz daha faydalı olacaktır. Fiilimiz nasıl çekimleniyordu? Lêker yani fiilimiz. Dı vardı şimdiki zaman eki. Kolka demanha vardı. Kolka demanha'yı da şöyle söylemiştik. Türkçe'de 2 tür kök var. Bir şimdiki zaman kökü, tıpkı burada olduğu gibi. Bir de geçmiş zaman kökü. Geçmiş zaman kökünü tüm geçmiş zamanlarda kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü şimdiki zamanda, gelecek zamanda ya da birçok tipte kullanıyorduk. Ondan sonra da kişi eklerini getiriyoruz arkadaşlar fiilin sonuna. Burada 3 tür fiil görüyoruz. Bunların her üçünde birinci kurda ayrı ayrı çok geniş bir şekilde işlemiştik. Haru yani sade fiil örnek olarak harinin yemek yemek fiilini verebiliriz. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Bakın, önce zamirimizi kullanıyoruz. Ben için es. Şimdiki zamanda da geniş zaman aynı şekilde oluşuyordu. Dı getiriyorum, kökü getiriyorum, hue ve ez için olan kişi ekine ez dihum, ben yiyorum oldu. Türemiş fiillerde işimiz biraz daha kolaydı. PKT yani türemiş fiillerde. Çünkü bunlarda kök bulmak daha kolaydı. Örneğin kelin yani. Bu ne? İnle biten bir fiil grubuna giriyor değil mi? Ne demiştik? İnle biten bütün fiillerde sondaki ini atarak kökü elde ederiz. Her ne kadar sade fiillerde kökler düzensizse de bunlarda ini atarak direkt kökü elde edebiliriz. Buna örnek olarak frin uçmak verebiliriz ya da yarın gezmek verebiliriz.
Bazin koşmak verebiliriz. Kelinden in atınca elinize kel kaldı kökü. Kaynamak fiilinin kökü. Avdi kele dediğimde artık su kaynıyor demiş oldum. Eğer bir fiil andın ile biterse andını ine çevirerek yeni fiil kökünü oluşturabiliyoruz. Kelandığında kaynatmakta andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz. Kelin artık kelandın fiilinin kaynatmak fiilinin kökü oldu. Evdi kelin ne dersem o kaynatıyor olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Ne demiştik? Eğer bir fiil inle bitiyorsa işte kaynamak, kızarmak, gezmek, uçmak, koşmak gibi kendi kendine olma anlamı var biraz. Eğer andınla bitiyorsa biz o fiili geçişli yapıyoruz. Kaynatmak, kızartmak, gezdirmek hep fiilin sonuna andın ekleyerek bu şekilde dönüştürebiliyorduk. Dediğim gibi bunları çok ayrıntılı görmüştük zaten. Örnek alarak oluşmuş türemiş fiillerde ise durum biraz daha değişiyordu. Çünkü ne demiştik? Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiildir. O yüzden biz çekimlerken fiilleri asıl fiil kökünün önüne getiriyoruz eklerimizi. Ve kırından oluşmuş, yapmak fiilinden oluşmuş yeni bir fiil, açmak fiili oldu. Ben dedim ki her zaman asıl fiil önemli. Kırın fiilinin kökü, yapmak fiilinin kökü sadece ke. O yüzden ben zaman ekini ya da olumsuzluk ekini ya da kişi ekini hep k'nin önüne ya da arkasına getiriyorum. Benim için her zaman önemli olan asıl fiilim. Burada ve sadece bir örnek. Belli başlı örnekleri de görmüştük. Mesela ve kırın var. Ra vardı, ra kırın gibi. Hıl vardı, hıl kışın gibi. Bunları zaten artık aşina oluyoruz. Birkaç tane var, çok fazla yok. Yine dediğim gibi PKD konulu derste, birinci kurda bunların hepsini ayrıntılı görmüştük. O zaman ben tu ve the ki dersem sen açıyorsun demiş oluyorum. The'yi nereye getiriyorum? Asıl fiilimin önüne getirmiş oluyorum. Evet, dudani birleşik fiil. Bu da nasıl oluşuyordu? Bir fiil, onun yanında ya bir kelime olur ya bir edat olur ya da bir zamir ya da birkaçı birden olmuş oluyor. Ve bunların hepsi bir araya gelip yeni bir fiil oluşturuyor. Burada da kırından oluşmuş bir fiil var. Kırın yapmaktı. Amade kırın hazırlamak oluyor artık. Yine kırını çekin diyorum. Asıl fiil kırın olduğu için. Şuradaki mantık gibi. Em amade kın dersem biz hazırlıyoruz olmuş oluyor. Hepsinin olumsuzunda ne yapıyoruz? D'yi kaldırıp yerine na'yı getiriyoruz. Ezduhum, nahum, avdikele, avnakele, evdikeline, evnakeline, tuvvediki, tuvvenaki, em amadedikin, em amade nakın gibi. Bu da şimdiki zamanın özetiydi. Nahalceme derbası dema bey bibin. Dema beyde işte koyam dema nahim bibin kareme hesantre jiberku disa koka dema nahiye. Leker çava pekte edidici D'ye de b heye, u koka deman ha heye, disan koka deman ha bıkartini, u kartafa kesane heye. Çoğu me kalsek beri me evleker ditibun, koka vaci me ditibun, naham teni minakem wan binerin. Çava çetbet de dema b'de gavaz beşim, eze buxum. Dvırda d, anjime gotu bu ve, eftef, dema b'de deyim bikarani. Edi em diğer atkın cevideji. Bu dinin lekerame derkere peşeme. Eze buxum. Anji neyinyave çubu ezen nexum. Av de bikele. Av de nekele. Ewe bikeline. Ewe nekeline. Tuye beki. Tuye beneki. Hevanı dvırda şehre kıraştı göre. Ev neka hemen şekli çedbin le gaval lekerek bi peşkireki çebe em kartafa buye bikar naynen. Ya bıraksi gelekes devoka xoda bikartine em ne bejin evci şaşın le dı standart de em musa kabul dik. Yani kartafa buye em bikar naynen. Tuye veki, eze çekim, eve raze, vişikli. Hevadudan hiç disab hemen şekli emi amade bikin. Vakımın got yani piştik hem koka deman hahim bibin ediyedin hesanın. Zaptışık naguhere endisaj birnekin neynya ve gneye çetbe. Hemut işten kubu bıye çetbin meçi dikir bıye davet cevide nedani. Vak senin necbo demabe. Gava ferman edeceğim. Gavaz bejim
ve xwarine bixwe ez karim dîsa bêjim nexwe neyniyavi. Yani ez buyu her tim davişim cevde nedînim. Evet arkadaşlar, gelecek zamanı da biraz özet geçelim. Burada eğer şimdiki zamanı iyi anlarsak işimiz çok kolay çünkü aynı kökü kullanıyoruz. Pokademanha yani şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Bir iki farklılık var. Tabii ki gelecek zaman olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? G'yı atıyoruz, yerine b getiriyoruz. Şimdiki zaman kökümüzü kullanıyoruz ve bir de kişi ekimizi kullanıyoruz. Bunların az önce köklerini tek tek ele almıştık. Bir de arkadaşlar gelecek zamanda bizim bazı edatlarımız var, zaman edatları. Gelecek zaman için e, d ya da burada yazmıyor ama v, bunlardan bazıları, hepsini kullanabilirsiniz. E en yaygın olandır. Ezi, bakın burada d'yı attım, artık b getirdim. Ezi buhum dersek ben yiyeceğim oldu. Av, de, bükele. Ne yapıyorum? D'yı atıyorum. Yerine b getiriyorum. Ya da eve bükelinle, o kaynatacak. Tuye veki, sen açacaksın. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir b eki yok. Bunun sebebi ise yine birinci kurda ayrıntılı gördüğümüz bir nokta. Eğer bir fiil örnek alarak oluşmuşsa b'yı atıyorduk. B'yı atıyorduk. Olumsuzda yine kullanıyoruz. Tuye ve nekki olumsuz hali. Burada olumsuzluğu belirtmek zorundayız. Ama b'yı kullanmıyoruz. Kullanan bir sürü kesim var aslında ama standart olarak bunu kabul ediyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Bileşik fiil yine aynı şekilde. Kök değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Eme ama de bakın dersem biz hazırlayacağız demiş oluyorum. Peki. Disa me ev mücacı biber frehidit bu. Tavangan nafkri. Em hinek jijyana xemmina kabidin. Ve kavaz beşim keçavi, bavi esfem dikim ku evve keseke jine. Yani meye zayandavi. Bakılır. Meye. Herkes bu xazım cihe ve de nav bikar binim. Ez beşim mesela vekminak zozan. Herkes beşim keça zozan efnek gem dimine. Çiber ku divez ve deri bıtavine. Çima dive bıtavine mev cidiyeti bu. Zırave kandeya duyam her tın dıtave. Nexwazi çawa beşim ez zozane bıtavine. Ez beşim keça zozane. Çima ez e'yi bikartine. Çuveye edi bu keça zozane. Bu hemen şekli. Herkes bisa jimbe yani mebe. Bave sultan na. Bave sultane. Herkes beşim keçavi anci bavi ez vi fem dikim ku ev kes mere. Zayanda vi ner emuta beşim. Herkes bu xazım cinavkna nav bikar binem. Yani ez nav bilim, ez ne beşim vi. Ez diyar bikim ku ev kes kiye. Ez çava beşim keça adar na, keça adari. Disa jviye ite ute heyvan ner dıtavine. Bu hemen şekli bave hogr neraste bave hogri diyen dıtavine. Hevano megotu bu peçi kartafa yani tavangan ner ne mecburiye. Peçi ne mecburi bu. Le edi mecburiye edem badar bun uem bikarbin. Jibo pırjimari disa minaken xobinerin keça wan anji bave wan. Ez fem dikin juane fem dikin ku ev kes pırjimare. Ez kara duse kesa dikim ez bejim keça wan anji kala bave disa duse kesan dikim de bejim bave wan. Herkes bu fazın ciye wane de nav bikarbinim. Bak ez bejim meyvan. Keça meyvan na neraste devez bitavinim u bejim keça meyvanan. Bave zarok neraste devez bejim bave zarokan. Ev anji kurte disa juane ante. Em dıvırda için dibine çıkar. Dıvırda mantıklı u soundkarın çekin. Bak gava em rubru kesek hemberime be em nabejim keça tu. Em bejim keça te. Anjen bejim keça min. Divem takaz bıtavinin. Anjen bejim keça we. Ezeve tavange çava diyar bikin dinavande. Peşi bir fikrin un dıtavinin anna. Heke un bıtavinin dive un
Navê bıtavînin û hûn ê çawa bıtavînin bi kartafên tawangê bıtavînin. Evet arkadaşlar, yine birinci kurda çok geniş bir şekilde gördüğümüz bir konu var burada. Büküm kavramı. Büküm kavramının üstüne ayrı olarak bir ders yapacağız. Hatta 10. dersimiz, bu kurun son dersi bunun üzerine. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdilik ipucu vermesi için bunu söyleyebiliriz. Eğer ipucudan fazlasını istiyorsanız yine bununla ilgili ders izleyebilirsiniz. Ne demiştik? Tamlamalarda son kelime büküme uğruyordu demiştik. Keçave ya da ba ve ve dersen, bakın bükümlü zamirleri kullandım. Onun kızı, onun babası demiş oluyorum. Burada onun dediğim o kişisi bir kadın. Çünkü kadın için olan büküm zamirini kullanmışım. Peki ben burada zamir değil de isim vermek istersem, o kişinin ismini belirtmek istersem nasıl söyleyeceğim? Örneğin burada iki örneğimiz var. Zozan, Sıldan, ikisi de kadın ismi. Keça Zozane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Ya da Bave Sultane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Keçavi ya da Bavevi dersem anlıyorum ki o, yani vi dediğim kişi bir erkek. Çünkü erkekler için olan bükümlü zamiri kullanmışım. Peki ben yine bunun yerine isim kullanmak istersem Keça Adari ya da Bave Hogri, yani bu isimleri büküme uğratmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey demiştik. Önceden bu eril büküm eki zorunlu değildi. Yani biraz inisiyatife bağlıydı, opsiyoneldi. Ancak artık o kural değişti ve bunları mecburi tutuyoruz. O yüzden bir sürü kişi, yani kullanmayan bir sürü kişi görebilirsiniz çevrenizde. Ama dediğimiz gibi yani artık kullanılıyor. Eğer kastettiğimiz kişiler, yani onların dediğimiz çoğul, yani onlar diyorsak çoğulsa nasıl söyleyeceğiz? Echawan, onların kızı, Bavewan, onların babası. Benim yine isimlerde bu çoğulluğu vermem gerekiyor ve yine bükmem gerekiyor ikinci konumda olduğu için. Keçam mevanan dersem misafirlerin kızı, Bave Zarokan dersem çocukların babası. Arkadaşlar az önce o elma örneğinde verdiğimiz gibi hani dedik ya elmanın, elmada, elmadan, bunları söylerken hep büküm halini kullanıyoruz dedik. Bakın buraya Zolzan'ın, Adar'ın, misafirlerin diyoruz. O un halini kullanıyoruz. Bu yüzden büküm halini kullanmak zorundayız. Evet. Şimdi nesne durumuna geçeceğiz. Bunları bir tekrar ettik. Çünkü artık göreceğimiz şeyler bu üç konuyla ilgiliydi. Em binerin çi dibêje, di dema niha û dema bê de bire ser ditewe. Hevano di dema niha û dema bê de. Anjê gava ez, tu, ew, em, hûn, ew. Gava ez van bikarbînim, yani ez vaneka xer û bihêlim, divê biresira min, anko nesneya min, objeya min her tim bitewe. Di heb xer û nayên ba hevdû, du heb tewang nayên ba hevdû. Em dîsa bahsettin me hin mînakan dabû, em dîsa li ser wan bisetin, êdî me koka wan tevî fêm kir ez bawer dikim. Herkes bêjim ez dixwim, tamam ez dixwim êdî, em hîn bûne çawakêt be. Lê herkes tiştê ku dixwim bixwazim diyar bikim. Sêv wek mîna. Divê ez bêjim ez sêvê dixwim. Divê ez bireserê bitewînim. Min bi çi tewandiye? Bi qartafa tewangê tewandiye. Ez sêvê dixwim. An jî dema bê de ez ê sêvê bixwim. Divê em êdî bi vî şeklî bêjin. Em neka xerûne di heb xerû nayên ba hevdû. Divê yek tewan dibe, dema niha û dema bê de jî bireser ditewe. Kelandin. Kelandin. Heke tu dikelîne, tamam mevdît. Divir de pirsgirêk heye. Lê herkes bêjim av, ev tişta ku dikele av be, divê ez bêjim tu avê dikelînî. Tu av dikelînî kêm dimîne, hinek şaş dimîne. Tu avê dikelînî. An jî tu yê bikelînî dema bêye, tu yê avê bikelînî edev divir de bireser tewya ye. Hevanı bila bala ve bikişine melekera kelîne dîtibû lê divir de cih nagre. Kelîn, ji ber ku em nikarin bêjin. Ew lêker bireser nagre, ne gerguheze, em ê berfirehî dîsa werin ser vê miçarê. Dîsa lêkera vekirînê, ew vedike, tamam, me fehm kir. Herkes pace bikarbînin, divê ez bêjim ew paceyê vedike. Hatta di devoka me de êdî ev e bûye ê, wek em dibêjin
ev pace vedike, es pace vedikim, bu pace vediki, vak pace, em usad beşin, ya braseş vırte, kok paceye, o em be'ye ditavine. Dema bedeşi, tuye paceye veki, tisad bez bitavine bre serah var. Em amade dikin, tamam, dıvırda tişekküneye, leheke bre serhebe, em şiv amade dikin na, em şive amade dikin. Anji neyimyavi em şive amade nakın. Eme amade bikin mevdit. Leheke bre serhebe eme şive amade bikin. Yani disat tişten me bi eye ditavun, tişten ner bi iye ditavun, tişten pırjımarçı bi ane ditavun. Vak minak eskan burada beşim es sevan duhum. Heke sevceke zaftır bezde beşim es sevan duhum. Mesela ez du sev bukum, ez beşim ez sevan duhum. Anca ez sevan bukum. Ve esertim bitavine. Arkadaşlar, burada çok önemli bir not var. Deman hav, dema be de breser ditave. Yani diyor ki şimdiki zaman ve gelecek zamanda nesne büküme uğrar. Şöyle söyleyelim. Şu anda bu zamanlarda hep işte es, tu, ev, em, hun, ev yani yalın zamirleri kullanıyorduk. Zamir yalın olduğu zaman nesne bükümlü halde olmalı. Yani iki tane yalını yan yana kullanmıyoruz. Aynı şekilde iki tane bükümlü halde yan yana kullanmıyoruz. Bu söylediğim şimdilik biraz havada kalabilir. Geçmiş zaman konusuna geçince orada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Örneklerimize bakalım. Ez duhum az önce gördüğümüz gibi ben yiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben yediğim şey elma ise ben elmayı yiyorum demem gerekiyor. Ne dedik? Elmayı anlamını vermek için hep bükümlü halde kullanıyoruz. Ez, SV duhum. Burada elmanın cinsiyeti dişil kabul edildiği için şuradaki dişil olan eki kullandık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek zamanda yine büküme uğratmam gerekiyor. Ez'e SV buhum. Ben elmayı yiyeceğim demem gerekiyor. Kelandın fiilinde bakalım tutu kelini tamam burada her şey normal. Ama o kaynayan şey su ise benim demem gerekiyor ki sen suyu kaynatıyorsun. Tu ave dikelini. Tu ave dikelini. Bakın biri sade biri bükümlü. Ya da tuye bikelini sen kaynatacaksın. Tuye ave bikelini sen suyu kaynatacaksın. Arkadaşlar ilk o fiil grubunda kelin kaynamak fiili de vardı. Ama mantığını siz de kurabilirsiniz. Kaynamak geçişli değil. Yani nesne almıyor. O yüzden ben nesneyi büküme uğratamıyorum o tür fiillerde. Şu anda elimde bir nesne yok. Kelin fiili için, kaynamak fiili için söylüyorum. Hani neyi kaynamak, işte kimi kaynamak, bu soruların cevabı olmadığı için onu geçişsiz kabul ediyoruz ve nesne almıyor fiil. Ama kelandın kaynatmak, neyi kaynatmak, suyu kaynatmak, çorbayı kaynatmak bunların cevabı var yani bu geçişli bir fiil. Vekirin açmak fiili evvedike. Yine bunda bir problem yok. O açıyor. Ama nesne kullanacaksam ev paceye vedike. O pencereyi açıyor. Tuye veki sen açacaksın. Tuye paceye veki sen pencereyi açacaksın. Em amadedekin biz hazırlıyoruz. Eğer orada yine nesneyi belirteceksem em şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlıyoruz. Ya da emi amadedekin gelecek zaman cümlesi biz hazırlayacağız ama emi şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlayacağız demiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi el seve dokum dersek az önce söylediğim şey ben elmayı yiyorum. Burayı anladık artık. Ancak burada elmayı dediğim şey belirli değil mi? Hangi elmayı yediğim belli. Çünkü çok spesifik konuşuyorum. Ben elmayı yiyorum diyorum. Ne bınafkiri, tavanga ne bınafkiri değilse artık o herhangi bir elmayı ya da bazı elmaları o belgesizlik haline vereceğim. Yani bu slaytımıza o belgesizliği vermeyi öğreneceğiz. Zaten yine ilk kurda artık çok üstünden geçmiştik bu bınafkiri ne bınafkiri. Belirtili belgesiz, belirtili belgesiz. Bunları öğrenmiştik. Sanırım çağrışım da yapıyordur. Şimdi tek tek bakalım. Es-seyve duhum. Ben elmayı yiyorum. Bunun İngilizce karşılığı da I eat the apple. Yani the dediğim şey burada çok artık spesifik. Kastettiğim elma çok spesifik. Ama ben bunu belgesiz yapmak istersem, yani herhangi bir elmayı anlamını vermek istersem, nasıl söyleyeceğim?
Ez seveke duhum. Ez seveke duhum. Ben herhangi bir elma yiyorum. Yani tabii ki bunun çevresi yine ben elma yiyorum. Ama böyle herhangi bir elma. Hani hangi elma olduğu belli değil. Bunun İngilizce karşılığı da I eat an apple dediğimizde orada yani herhangi bir hangi elma olduğu belli değil. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı, tatlı mı, ekşi mi hiçbir şey belli değil. Bir belgesizlik var. Buradan neyi çıkarıyoruz? Bakın sev elma kelimesi gördüğümüz gibi mor. Bunları da görmüştük değil mi? Bir şey mor olunca hemen dişil olduğu aklınıza gelecekti kelimenin. O zaman ne diyebiliriz? Dişil olan kelimeler için ya da şu e'leri benzetebilirsiniz. Şuradaki e'leri. Belgesizlik anlamını eki ile sağlıyorum. Eki ile sağlıyorum. Eğer nesnem erilse bunu nasıl yapacağım? Ezi hani bıkırım dersek ben evi alacağım. I will buy the house. Ben evi alacağım. O ev çok belli. Ancak ezi haniye ki bıkırım dersem o evin hangi ev olduğu belli değil. Ben bir ev alacağım ama hangi ev, nerede, büyük mü, küçük mü hiçbir şey belli değil. Bu belgesizliği şuradaki ekiyle sağlıyoruz. Bunun İngilizce karşılığına I will buy a house diyebiliriz. Şuradaki o anlamını, o belgesizlik anlamını veriyor. Tabii ki yine çağrışım yaptığı üzere ekler yekten geliyor ve bir anlamını veriyor. Yani tekillik anlamını veriyor. Peki nesnemiz çoğulsa nasıl yapacağız? Eğer belirtiliyse az önce gördük. Es sevaran benim, ben arkadaşları görüyorum. Burada hem çoğul yaptık hem de nesneyi büküme uğrattık. I see friends diyorum. Ancak ben bazı arkadaşları görüyorum demem için yine bükümlü hali ve belgesizlik halini kullanmam gerekiyor. Es hevalnandi benim. Es hevalnandi benim. Artık buradaki bu ınan, I see some friends, buradaki some anlamını veriyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum. O bazı anlamını veriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eki, dişil ve tekil olanlar için kullanılıyor. Eki yine eril ve tekil olanlar için kullanılıyor. Inan ise çoğul olan durumlar için kullanılıyor. Şimdi bir de yine artık bizim klişemiz oldu. Bunların nereden geldiğine bakalım. Çok basit arkadaşlar. Ek, ın hep gördüğümüz şeyler. Biri ek, yekten geliyor, tekillik veriyor. In, hından geliyor, çoğulluk veriyor. Bizim o ilk gördüğümüz V'den E geliyordu, V'den I geliyordu, Van'dan An geliyordu. Davanga bınafkiri yani belirtili bükmekleri. Bunlar yan yana gelerek belgesiz bükmeklerini veriyor. Ek ve eke, dişil ve tekil için. Ek ve i eki, eril ve tekil için. In ve an, ınan, bu da çoğulluk için arkadaşlar. Nihajiyem derbasi hingariya xwe bibin vek hergav. Virde pir sene hûn jî heta ji destê we were texmîn bikin bersivê û em bi hev dûre çêkin. Rengên şîn qastan nêrîtiyê dike. Rengên mor jî qastan mêtiyê dike. Kan bi hev dûre binêrin. Ez kes nabînim. Hevanu binêrin di vir de qartafên tewangê gava tune be ez kes nabînim. Wate hinek kêm dimîne wisa qels dimîne. Divê birêsera xwe bitewînim. Di vir de birêser şîn e ango ev kes mêre. Ez qala mêrekî dikim. Nexwazê çawa bêjim bi tewangên nebinavkirê me dakirin. Tewanga nebinavkiriyan nêr çi bû? Ez kesekî nabînim. Arkadaşlar dedik ki ez kes nabînim, ben kimse görmüyorum ama ben kimseyi görmüyorum diyeceğim ve böyle kastettiğim kişi de herhangi bir, yani herhangi kimseyi görmüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bu arada maviyle belirttiklerim, örneğin bu kes hem dişi olabilir hem eril olabilir. Maviyle belirttiklerim eril. O yüzden de eril olan eki getiriyorum. Em derbasiya duyan bibin ev legund ye. Em divir de em bitewînin. Em çima bitewînin hevano kabin erin me gotu bi her tim pişta çek ditawe. Pişta çek ditawe. Heke kemasyen ve hebin teqaz li afstayken binêrin. Xwe wana xwe jî nedirêjin û ev tiştên giringin. Heke hûn bixwazin zimanê xwe bi pêş bixin. Ew li gund ye. Heke
ve derece nebinin herkes biçim evlilikun da ezan mevzaf de bikaran. Lehevano edigori resma nefkeme. Divem tişteki nülezi de bikin. Tam binerim bersifçiye. Ez evlikundekiye. Evlikundekiye. Ez çi dedim muataya ve ligundeki ama evgundeki jangunde emnizan. Arkadaşlar burada yine ne demiştik? Edattan sonra mutlaka büküme uğruyordu. Ben büküme uğratacağım. Burada eril bir kelime görüyoruz. Mavi renkte belirtilmiş. Evligund, eğer ben ligundeki dersem o herhangi bir köyde. Daha doğrusu o bir köyde ama o köy herhangi bir köy. Karşıdaki bunu anlar yani o köyün belirsiz olduğunu. Em derbas yasayan bibin limalekemizin liser paldank rudnim. Limalekemizin liser paldank rudnim. Emi çi bikin paldank bitawînin. Ve emi dawanga nebin afkirî bitawînin. Şoj rengê wî jî diyar e zayin dawê emi çi bêjin liser paldankekî rudnim. Min ev mînak ji ber vê da hevano malekemizin virde ve qetandeke em vana ji bîr nakin. Virde pişta çet tawyaye ji ber wî jî qartafat tawan geldiye. Eke û eke li hevdû nexin. Evet arkadaşlar, burada bu örneği vermemin sebebi iki tür ek görüyoruz burada. Birincisi şurada vekatandek dediğimiz o tamlamalarda ilk kelimenin aldığı, hatta burada da vekatandek ne binafkiri, malekemazın yani herhangi büyük bir evde. Ama bakın bu tamlamada ilk kelime. Ne dedik? Büküm hali her zaman ikinci kelimede olur. Ve edatlardan sonra da kelimelerimiz, isimlerimiz büküme uğruyor. O yüzden liser haldan keke dediğimde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Büyük bir evde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Büküm ya tamlamalarda ikinci pozisyonda ya da edattan sonra geliyor ve geldiği başka durumlar var. Bunu da büküm konu derse çok ayrıntılı göreceğiz. Brahim'in dejmire kras bikre. Ev diyare ku bresere çi bikre kras bikre. Bersif heye. Le tiştek kemedi fırde devem bresere bitavinin. Jibar ku dema b'de breser bitavı. Brahim'in dejmin re zayende krasi diyare nexwaz şava bêjim krasekî bikre. Ronahî dike tiştek bixwîne. Dîsa divê bitawe pozisyona breserê de dîsa. Ev jî dema bêyan nêzik e. Ronahî dike zayende pirtûkê diyare pirtûkekî bixwîne. Me breserê tamam dîsa. Zilamekî xemgîn ji welat vedigere. Şo em hîn bûn pişta çekişi ditawe, em ê divir ditawanga nebin afkirî bikarbînin. Şo welat ew nêrî bersivê jî dizanin wek van beyanî. Ez ê bêjim çi zilamekî xemgîn ji welatekî vedigere. Min ev mînak çi ji bo vê da hevano zilamekî welatekî. Em du hep ekî dibînin lê li hevdû nexin. Zilamekî xemgîn divir de veqetandeke ji welatekî divir de tawange. Arkadaşlar burada iki tane eki görüyoruz. Yine bir tanesi o zilamekî xemgîn üzgün bir adam ama burada ilk pozisyonda olduğu için veqetandek almış. Burada ise edattan sonra geldiği için büküm eki almış. Ji welatekî vedigere. Bir ülkeden dönüyor. Üzgün bir adam bir ülkeden dönüyor, herhangi bir ülkeden. Burada yine belgesizlik var. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bu anlaşılır bir şey. Çünkü birçok kişinin zorlandığı bir konu bu. O yüzden kötü de hissetmeyin. Üstüne gidebilirsiniz, çok ayrıntılı işleyebilirsiniz. Ya da böyle kendi kendinize kodlayabilirsiniz. Benim hep söylediğim gibi işte ilk pozisyondaysa veqetandek alır. İkinci pozisyondaysa da sondaysa tavan büküm haline alır. Ya da işte edattan sonraysa büküme uğrar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz bunları. Hevalin heca em hatin daviya vane axwe hevi dikim vane ke bikir hati bu su dawar bu hatta vane ke din xbaç binerin bi heviya hevdile.
Gelê hevalên hêja û xêratên fêrga Kurdî, ev waneya duyem a asta duyem e. Vê waneyê de em ê hin gihanekên bingehîn bibînin. Gihanek çi bû pêşî em bersiva vê pirsê bidin. Gihanek hevalno, hevokan an jî peyvan bi hevdûre girê dide. Yani em tiştên kin, em bi saya gihanekan êdî dirêj dikin, hevokên dirêj kompleks saz dikin. Di vê waneyê de em ê gihanekên demkî binêrin. Yani ji aliyê demê ve em ê bi hevdûre girê bidin. Arkadaşlar ikinci kurun ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bazı temel bağlaçları öğreneceğiz yine. Bu bağlaçların görevi zamansal olarak bir mantık kurarak cümleleri birleştirmek. Birazcık özet verecek olursak arkadaşlar, örneğin piştiku, piş zaten bunu bağlaçlarda da edatlarda da görmüştük. Piş tek başına hem sırt demekti hem de sonra anlamını veriyordu. Sonra, arka anlamını veriyordu. Eğer ben piştiku dersem artık konum olarak değil, zaman olarak sonra anlamını veriyorum. Bu İngilizce'deki after'a karşılık geliyor. Aynı şekilde beri önce anlamını veriyor. Önce anlamını veriyor. Ben beriku dersem artık zamansal olarak önce anlamını vermiş oluyorum. Bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Demaku ise arkadaşlar, dem zaten zaman demekti. Aynı anda olan eylemleri birleştirmek için kullanıyoruz. Yani aynı anda oluyor. Biri önce, biri sonra değil. Bu da İngilizce'deki when'e karşılık geliyor. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya, sen geldiğinde ben gidiyorum. O dığında, diğinde biraz bu anlamı veriyor. Niham derbasi waneya xwe bibin. Pêşî piştîku tê em li hevoka xwe binêrin. Ez ê biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Binêrin. Ya yekem çi ye? Çûna malê. Ya duyem çi ye? Xwarina şîvê. Ez ê niha waneka bi hevdûre girê bidim. Pêşî çûna malê çê dibe ne wisa? Ez ê bêjim piştî ku ez biçim, piştre çi çê dibe? Xwarina şîvê çê dibe. Ez ê şîvê bixwim. Pêşî diçim, piştre dixwim. Piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Ew ki binêrin bala xwe ji aliyê rêzmanê ve bidin, divir de ê tuneye, divir de ê tuneye ji ber ku ev ne demeydi. Ev ne deme. Piştî ku ez biçim malê. Dur de ez dîsa referansek diyar dikim. Kîjan deme, ez ê şîvê bixwim. Ev deme. Ji ber vê jî ez divir de dema bê bikartînim. Arkadaşlar piştiku dedik ki zamansal olarak sonra anlamını veriyor. İlk cümlenize bakalım. Ez ê biçim malê. Ben eve gideceğim. Ez ê şîvê bixwim. Ben akşam yemeğini yiyeceğim. Önce hangisi oluyor? 1 numaralı eylem eve gitme durumu oluyor. Daha sonra da 2 numaralı eylem olan yemek yeme durumu oluyor. Yani birden sonra 2 geliyor. Ben piştikuyu sonra anlamını ne zaman kullanacağım? Birden sonra kullanacağım. Bu yüzden ben bu cümleyi nasıl söylüyorum? Eve gittikten sonra yemek yiyeceğim. Peki bunun Kürtçe karşılığı ne? Piştiku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Gramer olarak da inceleyelim. Arkadaşlar eve gittikten sonra burada bir zaman kavramı yok artık. O yüzden bakın eze, piştiku eze biçim demiyoruz. Buradaki gelecek zaman anlamını veren e'yi kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunu? Yemek yiyeceğim dediğimiz zaman o gelecek zaman ifadesini veriyoruz. Yani bu tam bir gelecek zaman cümlesi. Bu ise yine daha önce de çok defa gördüğümüz bu ile yapılan bir tip arkadaşlar. Ayrıntılı örneklere bakalım. Hevalno em binêrin, limînakan binêrin. Piştîku ez bixebitim, ez ê bêhna xwe vedim. Pêşî ez dixebitim ne wisa? Pêşî dixebitim, piştre bêhna xwe vedim. Ev ya yekem e, ev ya duyem e. Piştî ya yekem, ez ya duyem çê dikim. Piştîku ez bixebitim, ez ê bêhna xwe vedim. Dîsa binêrin, divir de dem tuneye, divir de dema bê heye. Piştîku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Ev ya yekem e, çêkirina Sparteka, ev ya duyeme raketim. Piştî ya yekem ya duyem de. Ez ê çawa bêjim? Piştî ku ez Sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Dîsa divir de ê tuneye, ev hevoka dema bê ye. Ev lêkereke her du jî lêkerên pêk hatîne bi pêşkiran çê dibin. Divan de bi diket hevalno. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Ev ya yekem e, ev ya duyeme. Piştî vê ez ê ya duyem çêkim.
Ango piştî ku vîrusa koronayê xelas bibe ez ê bigerim. Piştî ku ez te bigerim ji malê derkeve. Ya yekem gerîne ya duyem derketine. Piştî ku ez li te bigerim. Pişt ya yekem ya duyem hat. Dîsa ev bibûye çêbûye, ev lêkereke bi pêşgirê çêbûye pêk hatiye û bi tvirde ketiye. Derketin. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Ya yekem çi ye? Paqijkirin e. Birayê min pêşî paqij bike. Ya duyem çi ye? Qehwekî çêke. Ez çi dibêjim? Piştî ya yekem ya duyem tê. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Arkadaşlar gördüğünüz tüm cümleler piştî ku, yani bu yapıldıktan sonra bu olacak gibi bir cümleler. Hepsinde dediğimiz gibi piştî ku ile kullandığım, yani bu bağlaçla kullandığım cümlelerde bir zaman kavramı yok. O gelecek zaman kurmadım bunlarla ilgili. Hepsinde ikinci cümlede var. Hepsinde birinci eylemden sonra ikinci eylem gelecek. O yüzden birinci eylemden sonra ben o sonra ifadesini kullanıyorum. Örnek verecek olursak, piştî ku ez bixebitim, ben çalıştıktan sonra ez ê bêhna xwe vedim, dinleneceğim. Ben dinleneceğim. Piştî ku ez sparteka xwe çekim, ödevimi yaptıktan sonra ez ê rakevim, uyuyacağım. Piştî ku vîrusa koronayê xelas bibe, koronavirüsü bittikten sonra ez ê bigerim, ben gezeceğim. Piştî ku ez te bigerim, seni aradıktan sonra ji malê derkeve, evden çık. Bakın bu da bir emir cümlesi. Gördüğünüz gibi gelecek zaman olmak zorunda değil. Ama bildiğimiz bir kalıp olması lazım. Burada örneğin emir cümlesi var. Bunları da görmüştük. Nasıldı mesela? Emir cümlesi de bu ile oluşan bir yapıydı. O yüzden örnek alarak oluşmuş. Fiillerde o bu düşüyordu. Derkeve. Burada artık bu'yu görmüyoruz. Piştî ku birayê paqijî bike, abim temizlik yaptıktan sonra ev ji min re qehweyekî çêke. O bana bir kahve yapacak. Yine burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Yine gelecek zaman da bu ile oluşan bir yapı, fiilimiz. O yüzden örnek aldığı için çekırın, kırından çekırın olduğu için buradaki bu düşmüş artık. Bunu ayrıntılı görmüştük, kırın ve çekırın, değil mi? Her ikisi de yapmak demek oluyordu. Ama kırın İngilizce'deki do'ya benziyor. Çekırın ise İngilizce'deki make'e benziyor. Türkçe'de ikisini de yapmak diyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Çekırında bir şeyi sıfırdan yapıyoruz, üretiyoruz gibi. Yani olmayan bir şey yapıyoruz gibi. Örneğin kahve. Kahve önce ortada yok, bir emekle biz onu yapıyoruz. Kırın ise normal böyle spor yapmak gibi olan yapmak eylemi. Aralarında böyle bir fark var. Yani her ne kadar Türkçe çevirdiğimizde ikisi de yapmak olsa da iki fiilin mantığı birbirinden farklı. Tıpkı İngilizce'deki gibi. Nihalcan varım berikuye. Emdisal hemen hevokebinlerin. Eze biçim mali, eze şive buhum. Pêşiya yekem çi ye? Ez ê biçim malê, çûna malê ya duyem çi ye? Pişt ez çi dikim? Şîv dixwim. Ez ê şîvê bixwim. Heke piştî ku bûya, mê bigota piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Me vê derê fehm kir. Niha ez çi bêjim? Ez ê bi berî ku yê bêjim. Berî ku ez şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Berî ku ez şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Ez ê kengê biçim malê, berî ku şîvê bixwim, ez ê biçim malê. Evet arkadaşlar, şimdi de bu Türkçe karşılığı önce anlamına gelen berî ku'yu görüyoruz. Dedik ki bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Aynı cümleden devam edelim. Ben eve gideceğim, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Şimdi önce dedik ki ben eve gittikten sonra akşam yemeğini yiyeceğim. Burada da diyeceğiz ki ben akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Tamamen ters mantık birbirine. Önceden ne oluyordu? Birden sonra kullanıyorduk, yani sonra anlamını vermek için. Şimdi ise ikiden önce olmasını bastıracağız. İkinci olaydan önce olmasını bastıracağız. Bunu neyle sağlayacağız? Beriku ile sağlayacağız. Beriku ez şive buhum. Akşam yemeğini yemeden önce. Eze biçim mali. Ben eve gideceğim. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Burada zamansal bir kavramdan çok bir kip var. Burada ise gelecek zaman var. Akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Ne yaptık? İki tane farklı cümleyi zamansal mantığına göre birbiriyle birleştirdik. Daha uzun, kompleks bir cümle kurduk.
Nihalci em li mînakên Berîkuyê binêrin. Berîku deyam biçe sûkê, ew ê biçe mala cîranan. Ka binêrin. Pêşî çi dike evdê? Pêşî çi dike? Divê em vê bibînin. Pêşî diçe mala cîranan, piştre jî diçe sûkê. Ka binêrin. Berî biçe sûkê, diçe mala cîranan. Em ê çawa girê bidin? Berî ku deyam min biçe sûkê, ew ê biçe mala cîranan. Dîsa cihê ku bi pihanekê çêtin, demek diyar nakin. Ya hevoka duyem demek diyar dike. Berî ku ez razim, divê ez vî karî biqedînim. Berî ku ez razim, bey razina xwe, divê ez vî karî biqedînim. Berî ku tu werî, li min bigere. Tu hê nehatiyî, lê berî ku tu werî, li min bigere. Hê hatina te çê nebûye, tu hê nehatiyî, lê li min bigere, piştre jî tê werî. Ez bawer dikim me êdî ev der me fehm kir. Berî ku zivistan were, em ê hin amadehiyan bikin. Pêşî em amadehî dikin, piştre zivistan têne wisa. Bey ku ew zivistan were, em ê hin amadehiyan bikin. Dîsa divir de tiştekî demkî tune divir de heye, dema bê heye. Hevoka din, berî ku ez te bixim, bicehme ji vir. Berî ku ez te bixim, hê mil te nexistiye. Berî ku ez te bixim, bicehme yani here ji vir. Evet arkadaşlar, şimdi de o önce anlamına gelen örneklere devam ediyoruz. İlkinde olduğu gibi, piştikuda olduğu gibi burada da bağlaçla kullandığımız kısım bir zamansal ifade belirtmediği için burada o e'yi kullanmayacağız. Daha doğrusu gelecek zaman ifadesi belirtmiyoruz. Yani gelecek zaman cümlesi kurmayacağız bunlarla birlikte. İkinci cümleyle kuracağız. Örneklere bakalım. Beri kudiyamın biçe suke, annem çarşıya gitmeden önce evi biçe mala ciranan, o komşuların evine gidecek. Önce komşulara gidiyor, sonra çarşıya gidiyor. Çarşıya gitmeden önce komşuların evine gidecek. Tam olarak bunu söyledim. İkiden önce olan olayı söyledim ve ikinci olaydan yani çarşıya gitmesinden öncesini vurguladım Beriku ile. Beriku ez razım divez vikari bikadinim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Razan örnek alarak oluşmuş bir türemiş fiil. O yüzden b'yi burada görmüyoruz. Burada ise normal the ile oluşan bir cümle var. Tıpkı az önce emir kipi olan cümle gibi. Beri tuveri min bigere, gelmeden önce beni ara. Şimdi bir gelmesi var, bir beni araması var. Benim istediğim ne? Öncesinden beni araması. Yani burada bir dediğim olay araması, iki dediğim olay gelmesi. İkiden önce diyeceğim yani gelmeden önce bunu vurguluyorum. Beri tuveri. Gelmeden önce min bigere beni ara. Beri zivistan vere, emehin amadehiyan bakın. Kış gelmeden önce bazı hazırlıklar yapacağız. Kış gelmeden önce. Önce hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra kış geliyor. Birinci olay hazırlık, ikinci olay kışın gelmesi. Kış gelmeden önce yani ikinci olay gelmeden önce bir olacak. Emehin amadehiyan bakın. Berikuaz'da bıkım bücehmecvir. Seni dövmeden önce bücehmecvir biraz idiom böyle yani defol buradan anlamına geliyor. Seni dövmeden önce defol buradan. Bunu söylüyorum. Yine seni dövmem örneğin bu cümlede sonra olacak bir şey. İkinci olay. O yüzden o ikinci olaydan önce defolması. O yüzden ne diyorum? İkiden önce yani seni dövmeden önce diyorum burada. Emwerin demakuye. Med astaya kem de evmişar diyeti bu. Men naha cardin lebineri. Ligori mantığa demeye mibineri. Ez te dibînim, ez kêfxweş dibim. Hevan û divan her du hevokan de jî em ê niha vaneka girê bidin. Lê di her du hevokan de jî ez naxwazim binê kîjan pêşî çêbûye, kîjan piştre çêbûyê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim her du di heman demê de çêdibin. Dîtina min û kêfxweşiya min. Bi hev re çêdibin. Ji ber wî ez wek kîjan pêşî, kîjan piştre wek vê nanêrim yani. Ez wek heman demê de çêdibin lê dinêrim û çawa dibêjim dema ku ez te dibînim ez kêfxweş dibim. Arkadaşlar bu dema ku
zaman anlamı, aynı zamanda oluşma anlamı veriyordu ve birinci kurda bunu görmüştük. Biraz değinmiştik buna. Cümlelerimize bakalım. Estedibinem, ben seni görüyorum. Eske hoşdibim, ben mutlu oluyorum. Arkadaşlar bakın, ben seni görüyorum. Ne oluyor burada? Nesne büküme uğruyor. Ne demiştik? Şimdiki zaman cümlesinde ya da geniş zaman cümlesinde ya da gelecek zaman cümlesinde nesne büküme uğrar demiştik. Bükümlü halde kullanılır. Burada da örneğini görüyoruz zaten. Şimdi zamansal olarak bakalım bu iki kavrama. Seni gördüğümde mutlu oluyorum. Tam olarak demek istediğim şey bu. Bunu nasıl birbirine bağlayıp tek cümle yapıyorum? Demaku ile yapıyorum. Demaku estedibinim, seni gördüğümde, eski hoştibim, mutlu oluyorum. Bunu gava ile de söyleyebiliriz. Bu da çok yaygın. Gava estedibinim, eski hoştibim. Bu diğerlerine nazaran biraz daha Türkçe mantığa yakın, yani nasıl, şöyle ki burada belirtmek istediğim, altını çizmek istediğim şey hangisinin önce ya da sonrası olması değil. Altını çizmek istediğim şey o seni görünce mutlu olmam, aynı anda olmaları, mutluluğumun o seninle gelmesi. O yüzden burada hangisi önce hangisi sonrası diye bakmıyorum. Direkt seni gördüğümde mutlu oluyorum diyorum. Nihalce emminaken dema kuyabilirim. Dema baharde kulilk vedibin. Dıvırda yağgırın boğumun kijan peşi, kijan paçinne eve. Ve buna kulilkan bi bihar çekti. Evet. Şber veje dema kuye ve kreditim. U hevalname gotubuş bu dema kuye bi taybeti ev kuhnek opsiyonele medastayken de gotubu un hacı dibinin şvay. Kutneye. Un karmbejin dema kuyci, un karmbejin gavaç, un karmbejin demaçi. Dema baharde kulilk vedibin. Mina kadın dema konverin cemhev emhev duhem bezbikin. Disa yağgırın kijan peşi, kijan piçrenne eve yağgırın çiye ev du bu yer civak hevin, ez bi nevi xez dikim. Ji ber wî ez bi dema ku yê ve girê didim her du hevokan. Dema ku ez din çiyan dinêrim, ez aciz dibim. Dîsa ya giring kîjan pêçî, kîjan piçre ne eve, ya giring acizya min û nêrîna minan nûçeyan bi heman demê çêdibe. Evet, ji ber vê ez dîsa dema ku yê bikartînim. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Dîsa ya giring pêşî piştre ne eve, ya giring çiye kêfxweşiyan min û işte bîstina dengê diyan min e. Ev bi heman şeklî, heman demê de çêdibin ev e. Dema ku gundê min tê bîra min, girî dikeve qirka min. Dîsa ez naxwazim bêjim pêşî işte girî ket qirka min an jî pêşî gundê min hat bîra min. Ez vanika naxwazim bêjim. Ez dixwazim bêjim yani heman demê de çêdibin ev tişt. Ne giringe kîjan pêşî kîjan pişre. Bu yer ji bo min giringin. Ji ber ez dîsa bi dema ku yê ve girê didim. Arkadaşlar şimdi dema ku ile ilgili olan cümlelere bakalım. Dema bahar te kulîk vedbin. Bahar geldiğinde çiçekler açar. Böyle söyleyebiliriz. Bunu dediğim gibi Türkçe mantığa motomot çevirebiliriz. Yani o dığında anlamını verdiği zaman kullanabiliriz dema ku'yu. Burada ku'nun olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu birinci kurda söylemiştik. Ku birçok yerde opsiyonel aslında. Dema ku'da da hem dema diyebilirsiniz, hem dema ku diyebilirsiniz, hem gava diyebilirsiniz. Hep aynı anlamı verecek. Dema konverin cem hev, em hevde hem bezbikin. Yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Bunu söylüyorum. Biz yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Burada öncesi hangi olay, sonrası hangi olay önemli değil. Önemli olan o, yani hemen hemen aynı anda oluyorlar. Önemli olan bu. O yüzden önce ya da sonra diye altını çizmeme hiçbir şeyin gerek yok. Dema ku ez nûçeyan dinerim, ez aciz dibim. Haberlere baktığımda aciz dibim nasıl çevirebilir? Sinirleniyorum gibi. Hem sıkılmak anlamı var, hem sinirlenme anlamı var. Yine mantık olarak bakarsanız diyebilirsiniz ki ben önce haberlere bakıyorum, sonra işte sinirleniyorum. Ama benim altını çizmek istediğim şey bu değil. Önemli değil. Burada vermek istediğim şey haberlere bakınca sinirli olmam. O yüzden demaku ile bağlıyorum. Bunu böyle de çevirebilirsiniz. Demaku'nun kendinlerim yani haberlere baktığımda ya da haberlere baktığım zaman. Bu da direkt motomot çevresi oluyor zaten. Demaku ez dengi diyaho dibizim, ez pir kêfxweş dibim. Annemin sesini duyduğum zaman
ya da annemin sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Demaku gündemin tebiramın köyüm aklıma geldiğinde Gridike ve Kırkamın boğazım düğümleniyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Gridike ve Kırkamın bu bir idiom deyim yani. Boğazım düğümleniyor. Buna benziyor anlam olarak. Yine benim için önemli olan işte önce köy mü aklıma geliyor, sonra mı boğazım düğümleniyor? Bu değil kesinlikle. Aynı anda olması. O yüzden bunları Demaku ile birbirine bağlıyorum. Em nihaci hindariye xwe binêrin, hevalno dibe hindariyede em ê bi du şeklan em ê hevokên xwe saz bikin. Bi berî ku ye û bi piştî ku ye. Em binêrin û jî pêçî bi xwe bifikirin. Ez ê spartêka xwe çêkim, îpûcekê pişt re, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Em ê bi her du şeklan jî çêkin. Niha bir yar bidin, ya yekem ev e newsa spartêka çêkirina spartêkan, ya duyem çi ye temaşekirina fîlmê. Nexwaz karim bêjim piştî yekem duyem tê, an jî berî duyem yekem tê. Em ê bi her du şeklan jî çêkin, em binêrin. Piştî ku ez spartêka xwe çêkim, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Bereva jî vê hevokê çi ye valino nexwe wek mantık berê ku ez fîlmekî temaşe bikim, ez ê spartêka xwe çêkim. Newsa berê ku ez fîlmekî temaşe bikim, ez ê spartêka xwe çêkim. Niha bi heman şeklê em ê vê jî çêkin. Em ê bexdanûsan biçînin ya yekem û em ê wan bifroşin ya duyem. Piştî yekem duyem tê, berî duyem yekem tê. Nexwe em dikarin çawa bêjin? Piştî ku em bexdanûsan biçînin, em ê wan bifroşin. Piştî yekem duyem hat. Niha jî em ê bêjin berî em wan bifroşin, em ê biçînin. Berî ku em bexdanûsan bifroşin, em ê wan biçînin. Di hevoka din de jî havîn dibe, hewa zav germ dibe. Ez naxwazim binê evkê xêz bikim pêşî havîn tê an piştrekê ez naxwazim binê vê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim? Germbûna hewayê bi havînê çê dibe. Nexwazê çi bikim? Ez ê bi demakuyê ve bi hevdûrekirê bidim. Demaku havîn dibe, hewa zav germ dibe. An jî ez karim bêjim dema havîn dibe, hewa zav germ dibe. An jî gava havîn dibe, hewa zav germ dibe. Hemen işte. Arkadaşlar bu cümleleri her iki yolla da birleştirdik örneklerde bugünkü alıştırmamızda. Bir de Türkçe olarak özet geçelim. Ez ê spartêka xwe çêkim, ödevlerimi yapacağım birinci olay. Pişt ez ê filmekî temaşe bikim. Sonra bir film izleyeceğim. Şimdi birincisi ödev yapmak, ikincisi film izlemek. O zaman ben bunu nasıl söyleyebilirim? Ödevlerimi yaptıktan sonra film izleyeceğim ya da film izlemeden önce ödevlerimi yapacağım. Her iki şekilde de yaptık. Her iki şekilde de oluşturduk. Pişt ku ez spartêka xwe çêkim, ez ê li filmekî temaşe bikim. Ödevimi yaptıktan sonra film izleyeceğim. Berî ku ez li filmekî temaşe bikim, ez ê spartêka xwe çêkim. Bir film izlemeden önce ödevimi yapacağım. Aynı şekilde oluşturduk. Şimdi aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. Em ê bexdanûsan biçînin, maydanozları biçeceğiz, biçmek. O em ê wan bifroşin ve onları satacağız. Şimdi önce maydanozları biçiyoruz. Daha sonra da onları satıyoruz. Birincisi biçmek, ikincisi satmak. Birden sonra iki geliyor. İkiden önce biri geliyor. Şimdi bunu cümleye döküyoruz artık. Piştî ku em bexdanûsan biçînin, maydanozları biçtikten sonra em ê wan bifroşin, onları satacağız. Berî ku em bexdanûsan bifroşin, maydanozları satmadan önce em ê wan biçînin, onları biçeceğiz demiş oluyoruz. Son örneğimiz havîn germ dibe, havîn dibe, hewa zav germ dibe. Yaz oluyor, hava çok sıcak oluyor. Şimdi burada benim için yani anlam olarak ben şeyi söylemem değil mi yani? Önce yaz gelecek, sonra hava ısınacak. Benim için önemli olan bu değil. Benim burada altını çizdiğim şey havanın ısınmasının yaz ile birlikte olması, yazın gelmesiyle olması. O yüzden beriku ya da piştiku demiyorum. Ne diyorum? İşte yaz geldiğinde havalar ısınıyor ya da yaz geldiği zaman havalar ısınır. Bunu söylüyorum. Demaku havin dibe,
hava zarf geldi be. Hava çok ısınıyor. Heli hevalin heca em hatin davya vanaya xwe. Ev vane hinek vane ki usa hurgulli bu em eydi metiştem bingehin me çareser kır nahaca em hurgulyan dinerin. Hava kendirecem sazlıkın. Hevi dikim suda var bu. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik ve bu dersimizde böyle biraz uzun cümleler kurmayı öğrendik. Yani çok gramer gibi değildi de biraz ayrıntıya inmek gibiydi. İkinci kurun getirdiği bir şey olarak, bir getiri olarak. Bir dahaki dersimiz yine haftaya Perşembe günü olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bunlarda sıkıntı çekiyorsanız, örneğin gelecek zamanda ya da şimdiki zamanda, geniş zamanda, bunlarla ilgili çok ayrıntılı derslere zaten birinci kur derslerinden ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. İyi günler arkadaşlar. Heli hevalin heca umxeratın perga kurdi. İro mijara me diveti u divetiye. Med asta ekem de divetiye bi berfrehi diti bu ile ev her du zaftên tevli hevkirin. Ji hêla watê ji hêla rastnivîsê jî. Em bala xwe rastnivîsa bidin rastnivîsa wa. Hinek tên tevli hevkirin ji ber wê jî min xwast em bi hev durehîn bibin. Arkadaşlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde diveti ve diveti kavramlarını işleyeceğiz. Diveti tanıdık gelecek çünkü birinci kurda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Zorunluluk gibi olduğunu öğrenmiştik. Ancak bu iki kavram hem yazılış olarak hem de anlam olarak biraz karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte öğrenelim istedim. Diveti dediğimiz gibi zorunluluk gibi, diveti ise arkadaşlar biraz olabilite, ihtimal belirtiyor bize. Şimdi kullanımlarına bakalım. Em derbasi vanaya xwe bibin. Pêşî em hinek divê dubare bikin. Em mînakek bidin, divê ez biçim. Çi tê fem kirin? Gavaz bêjim divê ez biçim, diyar ku ez mecburim ku biçim. Ez hekez niçim tiştekî xirab bê çêbe. Divê ez biçim. Pêşî divê tê, piştre kirde tê ji bo hevoka me ez û piştre jî pêveber tê. Biçim. Ev êdî di hevokê de bu pêveber. Ev lêkera çûnê çawa tê kişandin? Bi heye ji bo erenî, ne heye bo neyni, rayeka dema niha heye çe, û qartafa kesane hiye, wek mînak divê ez biçim ji bo li gorî ez ê hatiye kişandin. Hevano bînin bîra xwe me çi got bû? Hemû dem û raweyên ku bi biyê çêdibin, em çawa neyniya wa bi dest dixin? Gava em biyê radikin, cêwî de netînin, ew ê dibe neynî. Ev di dema bê de jî wisa ye, divêtî de wisa ye, ferman de wisa ye, gavaz dibêjim biçe. Ew dibe ferman neyniya wî çawa ye, dîsa ez biyê radikim dibêjim neçe. Her tim bi diçe netî dibe neynî. Em lêkera yekem binêrin çûn lêkereke ku zaf tê bikaranîn, koka wî tenê çêye, divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Li gorî kesan, li gorî kirdeyê, qartafên kesane tê hevano. Wekî din cihê divê her tim aynî, kirde xerûye, lêker li gorî kirdeyê tê kişandin. Em li lêkereke din binêrin, xwarin, koka wî tenê xwe ye, em ê neyînî bikin vê lêkerê, em ê çawa bêjin? Divê ez nexwim, divê ez nexwim, divê tu nexwî, divê ew nexwe, divê em nexwin, divê hûn nexwin, divê ew nexwin. Tenê bi rabû cêwî de nehat. Ew qas. Em li lêkereke pêkhatê binêrin, rabûn ji bûnê bûye rabûn, diyare ku bi pêşkirê çêbûye, di waneya borî de jî me dubare kiribû heke lêkerek bi pêşkirek çêbe, ew bi naye bikaranîn. Ew bi êdî dikeve. Lê ne tê bikaranîn. Em mînakan binêrin, divê ez rabim, divê tu rabî. Binêrin di navber de rabibim, em nabêjin, rabim. Divê tu rabî, divê ew rabe, divê em hûn ew rabin. Hekez bixwazim neyînî bikim, divê ez diyar bikim ku ew lêker neyînî ye. Ez ê çi bikim? Ez ê neyê tênim bînim navbera ra û bêyê. Ra û koka dema niha. Divê ez ranebim, divê tu ranebî,
divê ew ranebe, divê em hûn ew ranebin. Ew qas hadi divêti ew qas bu. Arkadaşlar divê'yi zaten birinci kurda ayrıntılı görmüştük. Birazcık da özet geçelim burada. Kullanım olarak dedik ki zorunluluk gibi, örneğin gitmeliyim, gitmemeliyim, yemeliyim, yememeliyim. Bunu ifade ederken kullanıyoruz. Başta her zaman divê'yi kullanıyoruz. Divê, tuttuk bunu. Sonra kırde yani öznemiz geliyor. Örneğin ben için ez, divê ez. Sonra da yüklemimiz gelecek. Örneğin çün gitmek fiili için divê ez biçim, ben gitmeliyim oldu. Peki bu biçim, yüklemim nasıl oluyor? Hani fiilim hangi şekilde kullanılıyor, çekimleniyor? Divêti için bı geliyor başa. Eğer olumsuz yapacaksam bı'yı atıyorum yerine ne getiriyorum? Şimdiki zaman kökünü yine kullanıyorum. Ez için kişi eklini kullanıyorum. Yani benim öznem için gelen kişi eklerini kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun altını çokça çizmiştik. Sadece divêti'de değil. B ile ilgili olan bir sürü biz kip de gördük, zaman da gördük. Bunların hepsinde olumsuz yaparken bı'yı atıp yerine ne getiriyorduk? Örneğin emir kipinde böyleydi, gelecek zamanda böyleydi ya da yakın gelecek zaman mesela ez dıkın biçim, gitmek üzereyim. Orada bı'yı gördüğümüz her zaman bı'yı atıp yerine ne getirerek olumsuz yapabiliriz cümlemizi. Şimdi fiil örneklerimize bakalım. Çun çokça kullanılan bir fiil. Kökü sadece ç, şimdiki zaman kökü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki zaman kökünü bir sürü yerde kullanıyoruz. Yani sadece şimdiki zamanda değil. Bunu da çokça belirttik. O yüzden bunu şu aşamada, ikinci kurda ezberlemeniz önemli. Zaten sıra sıra vermiştik. Çok kullanılanları liste şeklinde verdik. Onları mutlaka ezberleyin. Eğer onlara ulaşmak istiyorsanız da birinci kurun şimdiki zamanla ilgili 3 ayrı dersi vardı. Onlara bakabilirsiniz. Orada liste şeklinde var. Şimdi örneğimize bakalım. Divê ez biçim, ben gitmeliyim. Artık sadece özneye göre çekimleyeceğim fiilimi. Bu ve şimdiki zaman kökü aynı kalıyor. Özneye göre kartafa kesane çeşitli işte kişi eklerini getireceğim. Divê ez biçim, divê tu biçi, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Başka birçok kullanılan fiil, xwarın yemek yemek fiili. Bunun şimdiki zaman kökü sadece xwe. Şimdi burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece b'yı atıp yerine ne getiriyoruz? Yine rayka demana yani şimdiki zaman kökü kartafa kesane kişi eki aynı kalıyor. Divê ez nexwim, ben yememeliyim oldu. Şimdi bunu bütün öznelere göre çekimleyelim. Bütün zamirlere göre. Divê tu nexwî, divê ew nexwe, divê em hûn ew nexwin. Zaten çoğullar için olan kişi ekimiz aynıydı. In'dı sadece. In ve neydi. Şimdi de örnekle oluşmuş bir türemiş fiile bakacağız. Rabun fiili. Bu arkadaşlar bun, olmak fiilinin başına ra örnekli gelmiş ve rabun uyanmak fiili olmuş. Örnek alarak oluşmuş fiillerde ne dedik? Bu düşer dedik arkadaşlar. Olumsuzunda değil ama olumlusunda b'yı kullanmıyoruz yani. Divê ez rabim, ben uyanmalıyım dedik burada. Bakın bım değil. Divê ez rabim demiyoruz. Divê ez rabim diyoruz sadece. Divê tu rabi, sen uyanmalısın. Divê ew rabe, o uyanmalı. Divê em hûn ew rabin. Biz uyanmalıyız. Siz uyanmalısınız, onlar uyanmalılar. Arkadaşlar olumsuzluğunu belirtirken neyi kullanmak zorundayız? Yoksa onun olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama neyi yine nerede kullanıyoruz? Örnek ve şimdiki zaman kökünün arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü hep tekrar ettiğimiz bir şey var. Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiil. Burada da asıl fiilimiz bun olduğu için, onun da kökü B olduğu için B'nin önüne getiriyorum ben ekimi. Her zaman asıl fiilin önüne gelerekler arkadaşlar. O yüzden olumsuz yapacaksam nasıl söyleyeceğim bunu? Divê ez ranebim. Divê tu ranebi. Divê ew ranebe. Divê em hûn ew ranebin. Bu divêt yani zorunluluk kipinin özeti bu şekildeydi. Niha jem dervasî dibe kuyebinerin. Çoğuk vate dişbeçi dişbe belki ya Türkiye Kurdi de jiye belki. Yani ne teni Türkiye. Dibe ku belki un karn her bir anjı bikarbinin. Em li hevoke binerin. Dibe ku ez biçim amede. Dibe ku ez biçim amede. Em çi fehm dikin ji vir? Dibe ku ez biçim amede li dibe ku ez neçim jî. Yani ne teqeze. Ne sersadî sad ez diçim amede. Tiştekî uzatıneye. Teni ihtimalek heye burada. Dibe ku ez biçim. Dibe ku ez neçim.
Çava çedbe binerin. Dibe ku disa seride, disa kırda hatiye, lekera meheye, leker jitçiye pekte disa bu ne, disa rayka demanha, disa kartafa kesene. Aynıye. Eşkur femdikim, ne diveyedi, dibe ku. Dibe ku femdikim kudur de ihtimaleke. Hevano dibe tena sere xwe dibe lekere jî, şo ji vir tê lekera bunete, ji lekera bunete, di kartafa demanha, bê koka demanha, jî ji bo kesesêm kartafa kesaneye, dibe kabinên çawa pêkti. Gava kesek ji were bêje wek mînak em qawekî vexwin û dikarin bêjin erê dibe, dîsa wek evkekê dûr yani ne teqeziyek ew. Arkadaşlar şimdi Dibeku'yu inceleyelim. Dibeku dedi ki bu olabilir anlamını veriyor. Bilmek anlamını veriyor biraz. Ve belki, Türkçesi belki, Kürtçe'de de çok fazla belki kullanılıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Dibeku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Ahmet'e gidebilirim ya da belki Ahmet'e giderim. Bu, yani anlam olarak ikisi aynı şey. İkisinde de ihtimal var. %100 değil. Ben Ahmet'e gitmeliyim gibi değil bu. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Burada sadece bir ihtimali konuşuyoruz. Nasıl oluşuyor? Dive'ye çok benziyor arkadaşlar. Dibeku geliyor dive'nin yerine. İhtimal belirtiyor bize. Öznemiz geliyor burada. Bu örnek için ez. Fiilimiz geliyor. Cümledeki yüklemimiz yani. Peki yüklem nasıl oluşuyor? Tıpkı dive'deki gibi. Olumlu için bu, olumsuz için ne? Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar öznemize göre. Bir de arkadaşlar dibeku dedik ki bu bir olabilite veriyor değil mi? Olabilite olmak fiili. Buradan aklınıza kalsın. Bun olmak fiiliydi. Bunun şimdiki zamanda üçüncü kişiye göre çekimlenmesi dibe. Ben dibe dediğim zaman olabilir anlamını veriyorum. Örneğin biri size bir şey teklif ettiğinde dibe ederseniz olabilir. Bu anlama geliyor. Aslında dibeku da biraz buradan geliyor. Yani o olabiliteyi veriyor bize. Bunun şimdiki zaman kökünün B olduğunu söyledik. D şimdiki zaman eki. Ise üçüncü kişiye göre kişi eki. Arkadaşlar bunu belki ile oluşturacak olursak bu cümleyi. Belki ez biçim Ahmet'e. Bunu her durumda ikisi yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Nahalcem miyake xobinerin. İro hava be'avre dibeku baran bibare. Hava edinirim dibecin İro be'avre. Dibeku bibare le dibeku ne bareci. Ne teqaze, ne sadisade. Dibeku azmin hesam bibe. Ama dibeku ne beci. Disa ne sadisade. Tev ihtimale. Untkarın cihe dibekuya da belki eci bikarbinin vaktidir belki em ve havine biçin veled. Belki em ne çinci. Dibeku em ne çinci. Tevci çedbin. Disa hamiyan da ihtimal ne var no. Dibeku az carek edin tabi binim. Le dibeku ne binimci. Tabın erindir de için neyin ye. Dibeku em ne çin meyvandariye. Le dibeku biçinci. Yoksa dibeku biçinci. Gori evi hat yakışandı. Karimin zahfe. Dibeku ez derenk verim mali. Disa ne sersa disa de, belki dibeku zu verim yani karimin heki bıkada eze zu verim. Ne sersa disa de. Arkadaşlar burada belki ve dibeku ile ilgili örnekleri görüyoruz. Şimdi tek tek bir bakalım. İro hava be'avre, dibeku baran bibare. Bugün hava bulutlu, yağmur yağabilir. Ya da belki yağmur yağar. İkisi de anlam olarak aynı. Ben havaya bakıp yağmurun yağma olasılığının yüksek olduğunu biliyorum ama hala bir ihtimal. Ben hala yağmurun yağdığını görmüyorum. Belki diyorum, belki yağar ama belki de yağmaz. Yani %100 bir kesinlik yok. Dibeku azmin hesam bibe. Sınav kolay olabilir. Kolay olabilir de ama olmayabilir de. Bu bir sadece öngörü, bu bir kesinlik değil. O yüzden dibeku'yu kullanıyorum. Bunun yerine belki de kullanabilirsiniz. Belki azmin hesam bibe. Böyle de diyebilirsiniz. Belki ve havine biçim veled. Bu yaz memlekete gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de. Yine sadece bir ihtimal. Dibeku ez carek edin de ne binim. Belki seni bir daha görmem. Yine bu sadece bir ihtimal. Ve burada olumsuz halini görüyoruz. Ditin görmek fiilinin şimdiki zaman kökü bin. Arkadaşlar bu bin olacak şapkalı.
Ne binim. Bin şimdiki zaman kökü. Olumsuz yaptık. Ne getirdik başına? Ise kişiye ez için. Dibeku ev ne için meyvandariye? Onlar meyvan misafirdi. Meyvandari misafirlik oldu artık. Onlar misafirliğe gitmeyebilir ya da belki onlar misafirliğe gitmezler belki de kullanırsam. Ama gidebilir de yine hep ihtimal var burada. Karimin zahfe, işim çok, dibeku ezderenk verim mali, eve geç gelebilirim ya da belki kullanacaksam belki ezderenk verim mali, belki eve geç gelirim. Yine hepsinde ihtimal var. Hem de metn ekibinlerin ha ev metna himkereye, çon burada rupeleji dibinin karinleji binlerin. Divre dukes hene felatu sinem eminaha bıkarana dibeku belki binlerin hevalno. Peşem binerin felat beje sinem yepiş dizaninge hiç çibiki vakit tuji dizani ezebibim parezer. Eze sağla peşin stace bikim. Dibeku ez piştiwe dest bir lisansa bilint bikim. Tuye çibiki kabnerin. Dibeku ez piştiwe dest bir lisansa bilint bikim. Le dibeku nekimji. Ne sersa disader. İhtimal edifirde. Eze kari rojname geriye bikim. Dibeku ez televizyoneki de bıxabitim. Disem dibeku edibinin. Le dibeku ez nexabitim. Ev ne teqaziye. İhtimal heyji. Ez duxwazim ji bo televizyonan nûçegihaniyê bikim. Xwestekekiye, li gorî wî xwestekê îhtimalekiye ji bo felatê. Tu yê li Îstanbulê bimînî? Nizanim. Dibe ku ez biçim Amedê. Çixwe ev nizanim hinek îpucu jî dide me. Nizanim. Dibe ku biçim, dibe ku neçim jî. Ne diyare yani ihtimale ji bo me. Belki ez jî li Amedê bixebitim. Kabnerin. Belki ez jî li Amedê bixebitim. Belki nexebitim jî. Belki nexebitim jî. Yani ihtimale. Felatçı dibece başı. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Sayfa sayısı 55. İkinci kurun 55. sayfası. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Burada dibeku ve belki'nin kullanıldığı cümleler var. Şimdi hep birlikte biraz bakalım. Sinem ki piştizanige çıbiki. Diyor ki bu tipik bir gelecek zaman cümlesi. Üniversiteden sonra ne yapacaksın diyor. Bakın yine böyle oluşmuş. Gelecek zaman çünkü. Vakit tujidizani ezebibim parezer. Senin de bildiğin gibi, bakın bu bir kalıp, bunu ezberleyebilirsiniz. Vakit tujidizani, senin de bildiğin gibi, senin de bildiğin üzere. Ezebibim parezer. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ben avukat olacağım. Eze sağla peşin staj yapıyorum. İlk sene sağla peşin staj yapacakmış. Dibeku ez piştivi des bir lisansa bilint bikim. Belki ondan sonra piştivi lisansa bilint yüksek lisans arkadaşlar. Yüksek lisans yaparım. Diyor ki ondan sonra yüksek lisans yapabilirim diyor. Yine bir ihtimalden bahsediyor. Bir kesinlik yok. Arkadaşlar yüksek lisans yapmalıyım deseydi Sinem. Nasıl söyleyecekti bunu? Sadece dibeku'yu kaldırıp yerine dive getireceğiz. Dive ez piştivi des bir lisansa bilint bikim. Ondan sonra yüksek lisansa başlamak zorundayım demiş oldu burada. Diye çibiki sen ne yapacaksın? Zekari rozname geriye bikim. Ben gazetecilik yapacağım. Dibeku ez de televizyon ekide bıxabitim. Dibeku ez de televizyon ekide bıxabitim. Diyor ki bir televizyonda çalışabilirim. Çalışabilirim. Ez duxwazim ji bo televizyonan nûçegihaniyê bikim. Ben televizyonlar için muhabirlik yapmak istiyorum diyor. Bakın burada bir isteği var ve ona göre bir ihtimalden bahsediyor. Bu isteği doğrultusunda. Tu yê li İstanbulê bimînî? Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. İstanbul'da mı kalacaksın? Bu man fiilinin şimdiki zaman kökü sadece mindi. Bimînî, tu yê bimînî gelecek zaman cümlesi kurduk. Nizanim. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size bir şey hatırlatayım. Birinci kurda bunu görmüştük. Normalde geniş zaman ve şimdiki zaman yanıtı kullanılan yerlerde ez dişim gidiyorum, ez naçım gitmiyorum. Hep nail olumsuzluk yapıyorduk. Sadece iki fiil vardı nı ile olan. Bunlardan biri zanin yani bilmek fiiliydi. Örneğin bunun olumlusu zanım, olumsuzu nizanım. Diğeri ise karin yani yapabilmek fiiliydi. Dıkarım yapabilirim, nıkarım yapamam. Onda bir bilgisini verelim. Dibeku ez biçim Amed'e. Amed'e gidebilirim.
Eğer zorunluluk olsaydı yine burada nasıl diyecektik? Dve ez biçim Ahmet'i. O dve'den ben anlayacaktım ki ben Ahmet'e gitmeliyim, gitmek zorundayım. Bir zorunluluk var orada. Belki ez ile Ahmet'e bakabitim. Belki ben de Ahmet'te çalışırım. Başa. İyi diyor. Dve an dibekun. Nihami her can benim bahevdu. Em duhab minakem vek hev binirin. Dve ez biçim zanın gehe. Dibeku ez biçim zanın gehe. Li her du minakem binirin. Cuda hiçye. Dve ez biçim. Dibeku ez biçim. Dve ez biçim zanın gehe de selsa disa takaziyek heye. Takazı dve ez biçim. Yani ihtimali gidin boğumun tüneye. Dve takaz ez biçim. Dibeku'ya de ya hevoka diyem de dibeku ez biçim zanın gehe burada ihtimal heye. Dibeku biçim, dibeku ne çimşi. Ne takazi tüneye burada. Arkadaşlar şimdi ikisinin yan yana olduğu aynı cümleyi görüyoruz. Biri dve ile oluşturulmuş, biri dibeku ile. Karşılaştıralım. Dve ez biçim zanın gehe, üniversiteye gitmeliyim. Dibeku ez biçim zanın gehe, üniversiteye gidebilirim. Dve ve dibeku bu tek cümlenin anlamını değiştiriyor. İki anlam veriyor bize. Dve ile kullandığım cümlede kesinlik var. Takas kesin demek ya bir kesinlik var. %100 var. Dve ez biçim kesin gitmeliyim. Dibeku ikinci cümlede dibeku ez biçim zanın gehe yani üniversiteye gidebilirim ama gitmeyebilirim de bir ihtimal var. İhtimal ekeydi burada. Yani %50 ihtimal. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. İkisinin yazılışına da bakın arkadaşlar. Dve şapkalı dibeku şapkasız Yani ikisi çok karıştırılıyor. Dibeku yazan çok var ama dibeku bu dibe Bu da dve Yani biri şapkalı biri şapkasız. Yazılışını birbirine karıştırmayın o yüzden. Bir de dibeku diyen var. Mesela ku'yu dibe ile birleştiren var. Yok arkadaşlar. Dibe tek başına, dibeku birlikte. Yani yazılış olarak, doğru yazmak olarak buna dikkat edin. Anlam olarak da dediğim gibi dibe'de kesinlik var. Dibeku'da bir ihtimal var. Nahacem derbasi himdariya xobibin. Burada hevok hene emeligori kevane kabuguherine. Serimin değişe eze biçim nehoşkaneyi. Ve hevoki bir divetiye disa saz bakın. Serimin değişe ama nahazi diveyi bir karbine dive daha seri ve ez biçim nehoşkaneyi. Arkadaşlar serimin değişe başım ağrıyor. Diyeceğiz ki işte hastaneye gideceğim diyor. Bunu divet yani zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Ne diyeceğiz? Başım ağrıyor. Hastaneye gitmek zorundayım. Serimin değişe tamam başım ağrıyor. Şimdi hastaneye gitmek zorundayım. Zorunda anlamını vermek için dive başa geliyor. Ben için ezi kullanıyorum. Fiilimi kullanıyorum. Biçim yine bu ile oluşturdum. Şurada gelecek zaman cümlesi ama bu gelecek zaman cümlesi değil. O yüzden kullanmayın burada. Ve ez biçim nehoşhaneye. Hastaneye gitmek zorundayım. Bir de arkadaşlar kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Türkçe'de bazen nesnenin sona geldiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne belki ileride ayrı bir ders yaparız. Bu çok böyle kitaplarda yer almayan bir kural. Şöyle söyleyeyim. Pozisyon olarak yer değiştirdiğimiz fiillerde genelde o dolaylı tümleç, Türkçedeki dolaylı tümlece karşılık gelen kavram sona gidiyor. Örneğin çun gitmek fiili. Hatın gelmek fiili. Bakın bir yerden bir yere geliyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Es hatın mali. O yüzden o mali sona gidiyor. Ya da ketin düşmek fiili. Es ketim erdi. Ben yere düştüm. Pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde o dolaylı tümleç hep sona gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani kitaplarda bulmayacağınız bir özellik. Aklınızda olsun eğer hani bazen derseniz niye eze, şi ve buhum ben yemek yiyeceğim dediğimizde yemek niye sonda değil de eze biçim male dediğimizde male niye sonda. Bu yüzden arkadaşlar eğer bir fiil hareket belirtiyorsa, pozisyon değiştiriyorsa bunlarda dolaylı tümleç kavramına gelen o aslında biz bunlara da nesne diyoruz. En arkaya gidiyor, cümlenin sonuna gidiyor. Ceyran tüneye elektrikler yok. Tıbecin hatta var için naye. Akşama kadar işte gelmeyeceğini söylüyorlar. Ama ve hevoki bir dibekuye çekinç. Berko cuvateci diyarı dibecin hatta var için naye ile takaz nizanın tenevus dibecin. Burada bir aslında bunun cümleden bunun bir ihtimal olduğunu zaten anlıyoruz. Akşama kadar gelmeyeceğini söylüyorlar ama bu kesinlik değil. Akşama kadar gelmeyecek demiyorlar yani. Yani orada bir ihtimal var sadece. Bunu dibeku ile oluşturacağız. Eme çava beşin ceyran tüneye dibeku
Hatta ev arayışı neyi? Elektrikler yok. Belki akşama kadar da gelmeyecek. Gazete dıkın vere vederi. Gazete dıkın vere vederi. Seni çağırıyorlar. Buraya gel. Şimdi bunu dvetiyle oluşturacağız. Zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Parantezin içinde verilen kavram kip. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Gazete dıkın seni çağırıyorlar duruyor. Karşımızdakine sesleniyoruz ikinci kişiye. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Gazete dıkın dvetuveri vederi. Emir kipinde ne yapıyoruz? Vere. Bu artık gel demek oluyor. Ama dvetide nasıl söyleyeceğiz bunu? Dvetuveri. Her ne kadar emir verirken tu söylememize gerek yoksa da dvetide bu var. Hevalem min duhazın hini kurdi bibin. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyorlar. Ev di fikrin kubiçin enstitüye kurdi. Onlar Kürt enstitüsüne gitmeyi düşünüyorlar. Şimdi zaten düşünüyorlar. Buradan aslında bir kesinlik olmadığını anlıyoruz. Em fem dikin ku dvile taqazitüne ihtimal eke. Nexoyme çava bejin hatta vederi bi heman şekli dimine yadın demi edi şu diyar emi dibe kuy bikarbinin. Hevalem min duhazın hini kurdi bibin. Dveku ev bütün enstitüye kurdi. Zaten burada düşünüyorlardan onun ihtimal olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyor. Onlar Kürt enstitüsüne gidebilirler. Yani, ya da şey edebiliriz. Belki ev bütün enstitüye kurdi. Belki Kürt enstitüsüne giderler. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gele varın heja em hatin davya vaneye xwe. Vaneye ke xoç bu yani jana rojane de ev mücazat tepkayan uzav derdi ke ve peşame. Şber ve işim fasem her duyan rubru bikin u him bibin. Hatta vaneye ke din xwe baş binirin bu hatire ve arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu kolay bir dersti. Zaten yarısını daha önceki burada görmüştük. Ancak dediğim gibi bunu ayrı olarak ders gibi işlememizin nedeni ikisinin çok fazla karıştırılıyor olması ve günlük hayatta çok fazla kullanılıyor olması. Umarım siz de artık ikisinin ayırdığına varabilirsiniz. Farkını öğrenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Havalên hêja û xêratên pêda Kurdî îro micara me cinavka vegerok xwe ye ez bawer dikim ku hûn ji wisa difikirin ev xwe zav tê bikaranîn. Di vê waneyê de em ê hînî bikaranîna wê bibin. Ka di kîjan rewşan de tê bikaranîn. Gava çi dibe em dibêjin xwe. Arkadaşlar 4. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde cinavka vegerok xwe kavramını işleyeceğiz. Artık cinav biliyorsunuzdur zamir demekti. Yani bir zamir türünü işleyeceğiz aslında. Peki hangi zamiri? Cinavka vegerok arkadaşlar dönüşlülük zamiri demek. Dönüşlülük zamiri. Veger zaten dönmek demekti. Oradan geliyor. Türkçe'de bunun karşılığı dönüşlülük zamiri kendi var. Ama Türkçe'de bunun karşılığı hue. Yani dönüşlülük zamiri hue. Kullanımı ise Türkçe'dekinden farklı. Onun da bilgisini verelim. Çünkü Türkçe'de arkadaşlar işte kendi, kendim, kendisi ve onu kişilere göre söyleyebiliyoruz ama hue asla ama asla hiçbir eki almaz. Hep böyle alındır. Hüküm eki almaz, kişi eki almaz, hiçbir eki almaz. Böyle sade olarak kullanılıyor. Şimdi ilk dersimize geçelim. Em peşmet nafı bıxının. Navimin sozları. Xuşkeke min heye. Navi xuşkamın ruşene. Ez o xuşkakı sıbıhan zura dibin. Ez buxu hişyar dibim. U xuşka xwe jî hişyar dikim. Em piştî taştê spartekên xwe çê dikin û derdikevin derve ji xwe re dilîzin. Ez ji xuşka xwe zav hez dikim. Arkadaşlar burada bir metin var ve burada xwe'nin farklı kullanımları var. Yani hepsi aynı kullanım değil. Şimdi biraz analiz edelim bu metni, inceleyelim. Benim adım Sözdar. Bir kız kardeşim var. Kız kardeşimin adı Ruşen'dir. Tamam, buraya kadar biliyoruz zaten. Ez xuşka xwe sıbahan zurat bin. Ben ve kız kardeşim sabahları erken uyanırız ya da erken uyanıyoruz. Bakın bir kullanımı burada. Ben ve kız kardeşim. Arkadaşlar şöyle bir ipucu vereyim. Bunu bizim öğrencilerimiz de çok soruyor. Hatta bu yanlışı da çok yapıyorlar. Benim kız kardeşim dersem
Xuşkamın doğru bir kullanım. Ama kız kardeşim, yani mantık olarak direkt kız kardeşim böyle söylüyorsak xuşka daha doğru. Birazdan çok ayrıntılı bunun kullanımını göreceğiz. Ez bi xwe hişyar dibim û xuşka xwe jî hişyar dikim. Bakın burada da bir xwe görüyoruz. Ez bi xwe hişyar dibim. Ben kendim uyanıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Burada vurgu var değil mi? Biraz vurgu var burada. Xuşka xwe jî hişyar dikim az önce gördüğümüz kullanım. Kız kardeşimi. Bakın yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bu kullanımda xwe kullanıyorum. Ve kız kardeşimi de uyandırırım ya da uyandırıyorum. Em pişti taşçı Spartak'ın xwe çêdikin. Biz kahvaltıdan sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Bakın yine tıpkı buradaki gibi benim ödevlerim demiyorum. Ödevlerimi ya da ödevlerimizi diyorum. O yüzden yine xwe kullandık. U derkevin der ve çıpara dilizin. Bu da Türkçe'de olmayan bir kullanım ve dışarı çıkıyoruz. Kendimize oynuyoruz. Aslında bunu motomot çevirirsek böyle. Zaten bu Türkiye'de de çok fazla tiye alınan bir konu. Kendime gidiyorum, kendime çalışıyorum, kendime geliyorum. Ama arkadaşlar Türkçenin mantığında bu var. Yani çünkü dillerin mantıkları birbirinden farklıdır. Tabii ki doğrudan Türkçe'ye çevirince ya da Türkçe düşünüp Türkçe söyleyince böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi yine bunun bir temele dayanan bir konu. Böyle bir kullanım Türkçe mantığında var. Yani kendimize oynuyoruz, böyle kendi halimizde oynuyoruz gibi belki düşünebilirsiniz. Ezce xuşka xwe zafez dikim. Yine tıpkı şuradaki kullanım. Ben kız kardeşimi çok seviyorum. Yine benim kız kardeşim demiyorum. Kız kardeşimi diyorum. Bunları tek tek açıklayacağız bu gramerlerine göre analiz ederek. Em li pêşî rewşa yekem binêrin. Bireser û kirde hema kes bin. Ango bireser vegere li ser kirdeyê cînavka vegerok xwe tê bikaranîn. Çi dibêje di bir de hevalino? Dibêje bireser û kirde yek kes bin, heman kes bin. Yani keseke duyem tuneye. Tenek yek kes heye. Em mînaka vederê binêrin. Ez xwe dibînim. Kabinêrin ez xwe dibînim. Ez û xwe vir de heman kesin. Kesek te heye. Keseke duyem tuneye. Her du jî ev kesin. Ji ber wê em cînavka vegerok xwe bikartînin. Ez xwe nabînim dîsa nêniya wê heman kesin ez xwe bikartînim. Tu xwe dibînî dîsa heman kesin. Tu xwe yani her du jî kesan jî kesa duyemin. Kesekî kur hemberî me wek numune. Ji ber wî em dîsa dikarin bikarbînin. Tu min dibînî. Divir de em êdî xwe nikarin bikarbînin hevalino. Ji ber ku ev kesa duyeme an jî kesê duyeme. Ev jî kesa yekem an jî kesê yekeme. Du kes hene divir de ne kesek. Ji ber wê em êdî nikarin divir de xweyê bikarbînin. Arkadaşlar birinci durum rewşa yekemde diyor ki bireser û kirde heman kesbin. Yani nesne ve özne aynı kişi ise yani nesne tekrar özneye dönerse, özneyi işaret ederse bize bu dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Şu örneğe bakalım bir. Ez xwe dibînim. Ben kendimi görüyorum. Bakın burada ben dediğim kişi ve kendim diye kastettiğim kişi aynı kişiler. Yani toplamda bir kişi var burada. İki kişi yok. Yani özne ve nesne aynı kişiyi gösteriyor. O yüzden burada xwe kullanıyoruz. Dediğim gibi belki Türkçesini düşününce evet Türkçede de ben kendimi diyorum ama xwe ile Türkçedeki kendi biraz kullanım olarak birbirinden farklı. O yüzden öyle düşünmeyelim. Şuradaki örneklere de bakalım. Ez xwe nabînim. Ben kendimi görmüyorum. Yine aynı şekilde tek bir kişi var. Tu xwe dibînî. Sen kendini görüyor musun? Bakın burada da aynı kişiler. Yani ikinci tekil kişi var her iki durumda da. O yüzden yine xwe kullandım nesne yerine. Üçüncü örnekte tu min dibînî. Burada arkadaşlar sen beni görüyorsun. Bakın sen ve ben farklı kişiler. Artık burada iki kişi var. O yüzden ben burada artık xwe'yi kullanmıyorum. Belli hevano. Nihac em werin rewşa diyem. Dibêje çi bireser têkildarê kirdeyê be cînavka vegerok xwe tê bikaranîn. Ev hevokekî giring e bireser têkildarê kirdeyê be. Yani alaka wî bi kirdeyê ve hebe em dîsa xweyê bikartînin. Wek em mînakeyan kem binêrin ez destên xwe dişom. Ev destên kî ne hevalino? Têkildar yani alaka wî bi kî ye? Dîsa bi ezê heye ne wisa ev destên heman kesê ne têkildarin. Ji ber wê jî dibe ez bir de
خویه بکار بینم. از ایدی نکارم بیشم از دستین من دشم. چبالکو او دستین منن از دوید تکیلدارن از دوید burada خویه بکار بینم. Em minakin bilirin ez Spartak'a xwe çê dikim. Dîsa Spartaka min e, bi min re tekîldare. Ji ber wî jî dibe ez burada xweyê bikarbînim. Ez nikarim bêjim ez Spartaka min çê dikim. Ev êdî şaş e. Ji ber ku Spartak yani Spartaka min e çi xwe hewce tune ez burada caridim bêjim min. Dibe ez bêjim ez Spartaka xwe çê dikim. Hevano ez burada dikarim bêjim ez Spartaka wê çê dikim. Ez Spartaka wan çê dikim. Ez Spartaka te çê dikim. Ez her tiştê dikarim bêjim. Lê tenê nikarim bêjim Spartaka min. Ji ber ku ew êdî tekîldarê kirdeyê heye dûr de. Em mînaka din binêrin. Em Spartaka xwe çê dikin. Dîsa ka binêrin Spartaka xwe tekîldarê em ye em dikarin bikarbînin. Lêk em bêjin em Spartaka me çê dikin. Burada êdî şaş e. Çima? Bi heman şeklî hevano. Çi Spartaka me ye tekîlî heye di navbera wan de. Êdî divê ez burada xweyê bikarbînim. Ez bibêjim em Spartaka xwe çê dikin. Em mînaka din binêrin. Em Spartaka min çê dikin. Ev jî rast e hevano. Çima rast e? Ka binêrin êdî ji ber ku tekîlî tune ye. Spartaka min e. Lê em çê dikin. Êdî ji ber ku tekîlî tune ye ez burada xweyê bikar nayînim. Hewce tune ez xweyê bikarbînim. Arkadaşlar ikinci durumda diyor ki nesne özneyle alakalıysa dönüşlülük zamiri xwe kullanılıyor. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? İlk örneğe bakalım. Ez destên xwe dişom. Ben ellerimi yıkıyorum. O eller bana ait değil mi? Benimle alakalı. Benimle alakalı olduğu için şuradaki kuraldan ötürü benim xwe'yi kullanmam gerekiyor. Destên xwe dediğim aslında kendi ellerim olduğu için ben burada kullanmalıyım. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mantık olarak bu ilk slaytta dediğimiz gibi ben ellerimi yıkıyorum. Bunun doğrudan çevirisi böyle. Ben ellerimi yıkıyorum. Şimdi şuradaki kullanıma bakın. Ez destên min dişom. Ben benim ellerimi yıkıyorum. Bu saçma olur değil mi? Eğer ben benim ellerimi yıkıyorum dersem. Yanlış olur. Eller zaten bana ait olduğu için yani alakalı olduğu için o yüzden benim burada xwe'yi kullanmam gerekiyor. Ez destên xwe dişom demem gerekiyor. Burada eğer benimle alakalı olmasa o eller başkasının elleri olsa ez destên wê dişom, ez destên wan dişom, ez destên te dişom her şey olabilir ama eğer alakalıysa xwe kullanmak zorundayım. Şöyle bir ipucu verebilirim örneğin. Buradan neyi çıkarabilirsiniz? Ezle min olmaz. Tu ile te olmaz. Ev ile vi ve olmaz ya da em ile me olmaz, hun ile ve olmaz. Çoğul olan ev ile wan olmaz artık. Eğer alakalıysa arkadaşlar xwe kullanılmalı. İkinci örneğe bakalım. Ez Spartaka xwe çê dikim. Ben ödevimi yapıyorum. Ben burada ödev benim olduğu için xwe'yi kullanıyorum. Ez Spartaka min çê dikim. Ben benim ödevimi yapıyorum. Artık yanlış. Niye? Çünkü zaten o ödev bana ait olduğu için, benimle alakalı olduğu için xwe kullanmak zorundayım. Em Spartaka xwe çê dikin. Biz ödevimizi yapıyoruz. Ödev bize ait, bizim ödevimiz. Burada yine nesne ve özne birbiriyle alakalı. O yüzden yine xwe'yi kullandım. Ödevimizi yapıyoruz ama dersem ki biz bizim ödevimizi yapıyoruz. Bu artık yanlış olur arkadaşlar. Yani anlam olarak da saçma, gramer olarak da saçma olur. Eğer alakalıysa o kendi anlamını vermek zorundayız. O yüzden yine az önce söylediğim gibi işte ezlemin nasıl olmuyorsa emle me de olmuyor örneğin. Mesela şey de diyebilirsiniz. Tu Spartaka te çê dike. Yanlış. Tu Spartaka xwe çê dike. Ya da ew Spartaka wî çê dike. Bu eğer aynı kişilerse yanlış arkadaşlar alaka varsa. Ew Spartaka xwe çê dikedir doğrusu. Em Spartaka min çê dikin. Biz ödevimi yapıyoruz. Bakın bu da doğru. Niye? Çünkü biz benim ödevimi yapıyoruz. Artık benim ödevim. Ama öznem biz. Artık birbirleriyle alakaları yok. O yüzden burada xwe kullanmak zorunda değilim. Yani bu alakalı olduğu kişi ve yani özne ve nesne alakası varsa xwe kullanmalıyım. Ama bakın burada artık ödev başka birinin ödevi. Öznem başka bir özne. O yüzden kullanabilirim. Bir de arkadaşlar
Şimdi ben size dedim ya işte ev Spartaka wiç dike. Biri bana böyle söylerse, örneğin biri bana derse ki ev Spartaka hoç dike, ben anlarım ki işte ev dediğim kişi Zelal olsun ve Zelal kendi ödevini yapıyor. Bunu anlarım. Ama ev Spartaka wiç dike derseniz, yani biri bana böyle bir şey derse ben şey anlarım. O başka birinin ödevini yapıyor anlarım. Aslında tam da söylemek istediğim bu. Eğer başka biri ise tamam, problem yok. Ama aynı kişiyi kastetmek istiyorsanız Xo'yu kullanmak zorundasınız. Eminha liminakin ravşa duyan binerin diysa, meçi got bireser tekildarı kırdeye be cinafka ve gerek Xo'ya deyip karanin. Em destin Xo dişon, dibe. Em destin min dişon, dibe. Çiber koyu dedi burada destin minin li kırdet iştekidine ez edine mecburum Xo'yu bir karbinim. Ez o xuşka Xo diçin mali. Xuşka mine ne olsa bimira tekildarı. Cibervi havcetune ez beşim ez o xuşka min. Ve minake Xwendekar me zav dinivîsin jî ji me re jî dibêjin lê wek bikaranîn ev rast re ez û xwişka xwe ji ber ku ew xwişka min e ji xwe hev ji tune cardim bêjim ez û xwişka min. Bak ez û xwişka min diçin malê. Qels dimîne hevano. Ji ber ku têkilî heye divê ez bêjim ez û xwişka xwe. Em yardım binêrin ez û xwişka wê diçin malê. Ka binêrin ev rast e. Çima? Ji ber ku êdî xwişka keseke dine. Êdî bi ezê re têkilî tune ye. Ji ber wî jî nehewce ez Xweyê bikarbînim. Ka binêrin xwişka keseke dine. Ew û birayê xwe li zanîngehê dixwînin. Ez çi fehm dikim ji vê hevokê? Ew bila navê evê bila jinek be, bila Zelal be wek nimûne. Birayê xwe êdî birayê Zelalê ye. Bila navê jî Elî be, Zelal û Elî li heman zanîngehê dixwînin. Lê heke ez bêjim ew û birayê wî ez êdî dibêjim Zelal û wek birayê keseke din li zanîngehê dixwîn. Êdî têkilî namîne ez bikarbînim. Ez û birayê wê li zanîngehê dixwînin wek niha min vegot êdî birayê kesekî din e, êdî bira ne birayê min e. Ez û birayê wî. Ka bine birayê din ne birayê min. Heke birayê min bûye em nevgota ez û birayê xwe li zanîngehê dixwînin. Arkadaşlar burada tam oturtacağımız örnekler var. Bir tek tek bakalım. Em destin Xo dişon, biz ellerimizi yıkıyoruz. O eller bize ait, yani nesne ve özne alakalı. O yüzden kullanım doğru ve biz bizim ellerimizi yıkıyoruz demiyoruz. Biz ellerimizi yıkıyoruz diyoruz. O yüzden Xo'ya kullandık ya da ikinci bir teyit etme metodu olarak. Em destin min dişon, biz ellerimi yıkıyoruz. Artık burada nesne ve özne birbirinden bağımsız. O yüzden Xo kullanmama gerek yok. Doğru bir kullanımdır. Ez û xwişka xwe diçin malê, ben ve kız kardeşim eve gidiyoruz. Bu doğru arkadaşlar ama öğrencilerimizin çokça kullandığı ez û xwişka min. Böyle derseniz ez û xwişka min diçin malê, ben ve benim kız kardeşim eve gidiyoruz oluyor. Bu da biraz gramer olarak yanlış oluyor açıkçası arkadaşlar. Eğer alakalıysa xwe dememiz daha doğru. Ez û xwişka wê diçin malê, ben ve onun kız kardeşi eve gidiyoruz. Bakın artık benimle alakası yok. Artık benimle bir alakası yok. O yüzden ben ne yapıyorum? Xwişka diyorum, artık burada xwe kullanmama gerek yok. Parantez içinde de zaten xwişka kesek edine. Yani kız kardeş başka birinin kız kardeşi. Şu özneden bağımsız birinin kız kardeşi. Ew birayê xwe li zanîngehê dixwînin. O ve erkek kardeşi üniversitede okuyorlar. Ben bu xwe'den anlıyorum ki erkek kardeş o dediğim kişinin erkek kardeşi. Ama bir alttaki örnekte ez û birayê wî li zanîngehê dixwînin. Ben ve onun kardeşi üniversitede okuyoruz. Bakın artık ez û birayê xwe diyemem. Ben ve kardeşim diyemem. Buradan ne anlıyorum? Erkek kardeş başka birinin erkek kardeşi. Artık alaka yok birbiri arasında. Em niha jî li rewşa sêyan binêrin ji bo kirpandina Kirdeyê cinavka vegerok xwe tê bikaranîn. Kirpandin hevano hemwatê min peyvê li vir hene hûn jî dikarin binêrin. Em li mînaka binêrin. Ez bi xwe wisa difikirim. Ez çi dikim di vir de? Ez ê xurt dikim. Ez bi xwe wisa difikirim. Ew bi xwe naxwaze were. Dîsa ew ê xurt dikim. Em bi xwe diçin. Dîsa em ê xurt dikim. Hûn bi xwe bi me re xeber nadin. Wek me tiştek nekiriye hûn bi xwe xeber nadin. Ez tenê dikarim bêjim hûn bi me re xeber nadin.
Lihek ez bejim. Hum bu xwe me xeber nadin. Ez dûr deydi nevî xêz dikim. Dikirpînim hevano. Dikirpînim êdî. Arkadaşlar 3. durum ise ji bo kırpandına kırdeye öznenin vurgulanması için dönüşlük zamiri kendi kullanılır arkadaşlar. Örneklere bakalım. Yani vurgu yapmak için kullanıyoruz. Ez bu xwe fikrim. Ben kendim böyle düşünüyorum. Ben kendim düşünüyorum. Bakın beni böyle şey yaptım, güçlendirdim. Orada vurgu yaptım. Ev bu xwe naxwaze vere. O kendi gelmek istemiyor. Daha doğrusu Türkçe çevirince o kendisi gelmek istemiyor. Yine onu ne yaptım ben? Vurguladım değil mi? Altını çizdim. En bu xwe için biz kendimiz gidiyoruz. Yani böyle başka biri değil. Biz kendimiz gidiyoruz. Yine kuvvetlendirdim arkadaşlar burada. Hum bu xwe me xeber nadin. Siz kendiniz bizimle konuşmuyorsunuz. Yani biz bir şey yapmadık ama siz kendiniz konuşmuyorsunuz. Yine ne yapıyorum burada? Vurguluyorum arkadaşlar. Kan nişaya xwe binerin di kurmancî de cinafka ve gerok xwe her tim xarûye. Ji ber ku qartafan da wan kesan her wekî din nagre zayen de mejerê jî diyar nake. Arkadaşlar diyor ki bu notta Türkçe'de kurmancı'da dönüşlük zamiri olan xwe her zaman yalın haldedir. Hiçbir ek almadığı için işte büküm eki, kişi eki ve benzeri ekler almadığı için cinsiyeti ve sayıyı da belli etmez arkadaşlar. Biz xwe'ye bakarak cinsiyet ya da işte tekillik çoğulluğu anlayamayız. Örneklerine bakalım. Numuneyen binerin. Zilan xwe dibîne. Divir de xwe êdî meye ne usta zilan xwe jine êdî meye. Vêkez bêjim elî xwe dibîne hewcetine ez qartafek bênim vir lêz fehm dikim ku ew êdî bû elî yani mêrem qala mêrekî dikin êdî. Yani zayen nêre êdî. An jî heke zarok xwe dibînin divir de ji vê nêfem dikim ku pirjmarin ne usta kabûnerin. Her tim xwe her tim xweriye lê yek de mê bû yekî de nêr bû diya dawî de jî pirjmar bû. Arkadaşlar Zilan kendini görüyor, Ali kendini görüyor, çocuklar kendilerini görüyorlar. Hepsinde tek xwe kullandım, hiçbir eklemedim. Ama neyden anlıyorum? Cümlenin kendisinden, örneğin işte Zilan dememden, Ali dememden ya da dibinin dememden, bakın tekil, çoğul ya da dişi her üçünün de yerine kullanılabildiğini görüyorum burada. Hiçbir ek almadan. Normalde neydi? Bizim işte cinsiyet belirten eklerimiz vardı. Ona göre büküm eki getiriyorduk. Ona göre ve katandek getiriyorduk. Ya da tekillik çoğulluğa göre değişiyordu her şey ama bakın hiçbir şey değişmiyor. Xwe'ye asla hiçbir şey eklenmiyor. Unutmuyoruz bunu. İşte burada Türkçeden ayrılıyor. Asla hiçbir ek almıyor. Her zaman yalın halde. Hatta bizim böyle hep tamlama yaparken hani işte birincisi ve katandaki ikincisi tavan diyorduk ya işte diyanlı dediğimiz gibi. Ama bakın hep kuşka xwe falan dedik. Asla onu bükmedik, büküme uğratmadık tamlama olmasına rağmen. Nahalcem hindariye binerin divir belsif hene em bihevdire çekindiysa ez limala nokta rudinim. Ez bêjim ez limala min an ez limala xwe. Ez limala min an xwe. Kabûnerin tekildarê ezê. Min tekildarê ezê nabe. Heke tekilî hebe me gotibû divê ez bêjim xwe. Ev ê karên neqedînin. Ev ê karên xwe neqedînin an ev ê karên me neqedînin. Kar karê ki ew giring e. Heke kar karê wan bidîsa vem bêjin ev ê karên xwe neqedînin. Lê heke kar ne karê wan be tekilî tune be divêm bêjin ev ê karên xwe ev ê karên me neqedînin hevano. Yani her ducu çelbe gorira bir şey. Arkadaşlar bunu Türkçe açıklayayım. Şimdi onlar ödevlerini işlerini bitirmeyecekler. Şimdi ben burada dersem ki xwe onlar işlerini bitirmeyecekler anlamını veriyorum. Peki neyi anlıyorum? İşin onlara ait olduğunu anlıyorum. Ama ben burada me dersem eve karên me neqedînin onlar bizim işlerimizi bitirmeyecekler anlıyorum. Birinde alaka var. Alaka varsa xwe diyorum. Birinde alaka yok. Alaka yoksa istediğimi kullanabiliyorum. Yani ikisi de her iki durumda doğru. Bakın burada alaka olduğu için kesinlikle min diyemem. Ezle min diyemem. Ama burada olabilir de olmayabilir de. Ona bağlı değişir. Emdiyasiyen binerin ezu xuşka diçim beriye ezu xuşka min an ezu xuşka xwe.
kabının hemen şekli tekli heyne yoksa ezumun nabe me got nayim bahevdu. Naho dive çibe dive ezu huşka hobe. Yine arkadaşlar ben ve kız kardeşim Beri yani böyle o koyun sağmaya giden kadınlar. Kız kardeş benim kız kardeşim olduğu için, alakalı olduğu için artık hue kullanıyorum arkadaşlar. Ben ve benim kız kardeşim gidiyoruz demiyorum. Ben ve kız kardeşim diyorum. Yani ikinci teyit etme yöntemimiz buydu. O anlamda hue ile veriyorum. Ezu huşka nokta nokta dışım beriye. Ezu huşka min an ezu huşka ve. Şomet got yani peqaz ez be min nabet birde. Nexo çibe edi em femdikin ku huşka kesek edine. Nexo ezu huşka ve. Yine arkadaşlar burada ben ve işte kız kardeş yine gidiyoruz diyorum ama min diyemem. Çünkü eğer benim kız kardeşimse hua demek zorundayım. Böyle bir yani min kesinlikle yanlış. Eğer ben ezu huşka ve dersem ben ve onun kız kardeş demiş oluyorum. Zaten alaka olmadığı için de kullanabiliyorum artık. Emi bihavalin nokta nokta verin daveti. Eçibe emi bihavalin xore an emi bihavalin mere. Em heye tekili heye em vana femdikin. Bixo me nabe hevana. Emu me nabe. Tekili hebez diveci beşim, ez beşim. Emi bihavalin xore verin daveti. Belli hevalno ev micaci ve sabu hevi dikim bikeri ve hat hatta vanaya kedin lüha baş binirin lüha mukatebin hevalno hatre ve arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Umarım sizin için de faydalı bir ders olmuştur. Dediğim gibi bu böyle kitaplarda böyle birinci kural, ikinci kural gibi görmeyeceğiniz bir konu. Bu bizim artık biraz tecrübeyle az çok belirlediğimiz şeyler aslında. Çok da yazılı şeyler değil. Umarım sizin de işinize yarar. Belki derse kadar hoşça kalın arkadaşlar. Eli hevalin heca umxeratın perga kurdi İro mijara me daçekin tevgerine med astayken de daçekan bi berfrehi diti bu ve vaniyedişi heke daçekek tevgerek nişan bide. Yani hareket ekebet burada me cevabı karbinin emehini ve ben. Arkadaşlar 5. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Daçek konusunu daha önce görmüştük. Edat demekti. Daçek'in tevgerin ise arkadaşlar hareket bildiren edatlar demek. Tevger zaten kendisi hareket demek. Bu konu güzel bir konu ve karşılaşabileceğimiz, aslında mantıklayabileceğimiz bir konu. Böyle çok Türkçe karşılığı olmayan bir konu yine. O yüzden dikkatlice dinleyin siz de. Şimdi ilk dersimize geçelim. Hevalin heja med asta yekem de meşko daçeka did bu. Du de daçek eke bingehin me did bu. Çu bu de. Vakmina pisik de palce de ye. Ez jvir çi femdikim. Pisik de palce de lur sekin ye yani. Tevgerek, hareketek tüne durde. Li heke derbas bu nekebe. Heke pisik jüy palce derbas bu bezi çabeşim. Pisik de palce re derbas dibe. Heke ez edi bireyi çekim vineka. Ez çuvat edidim. Edi hareket ekiye. Ji derva ketiye hundur. Anje ji hundur der ketiye derbe. Yani hareket ekiye edi durde. Cihko gueran diye. Cudahya wa eve. Cudahya de u re. Heke embejin pisik de palce de seknek. Heke embejin pisik de palce re. Em bikin kur durde tevgerekiye. Arkadaşlar Daçek konu dersimizde DD'ni çok ayrıntılı görmüştük ve DD'nin böyle İngilizce'deki et gibi, Türkçe'deki dade gibi anlamları olduğunu, bulunma haleki olduğunu görmüştük. Eğer duruyorsa, örneğimize bakalım, pisik de palcede, eğer bu örnekte kedi ya da normalde bir şey böyle yerindeyse DD diyebiliriz. Hatta demiştik ki DD'de sınırlar çok önemlidir bizim için D'dan farklı olarak. Yani bulunduğu yer işte ya küçük bir yerdir ya da işte özellikle belirtiriz nerede olduğunu. O zaman DD kullanırız. Kedi işte pencerede diyoruz burada. Ama kedi pencereden girdi ya da kedi pencereden geçti ya da kedi pencereden çıktı. Bakın bu fiillerin hepsi bir hareket bildiriyor. Yani yer değiştirme belirtiyor bize. Eğer bu şekilde bir yer değiştirme varsa artık DD'yi kullanamıyoruz. Peki ne kullanacağız? Örneğimize bakalım. Pisik de palcere derbastı be.
Artık ben burada ne dedim? Kedi pencereden geçiyor dedim. Pencereden geçiyor. Biri kedi pencerede, diğeri kedi pencereden geçiyor. O geçiyor bize hareket verdiği için, bir yer değiştirme verdiği için artık pencerede geçiyor diyemiyoruz. Türkçe'de de bunu diyemiyoruz. Ama bunu belirtirken ne yapıyoruz artık? D'yi atıyoruz, yerine R getiriyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Artık o hani de ile olan bir sürü edatımız var diye işte de temelinde. Dibinde örneğin altında demekti. Dışarıda üstünde demekti. Dınavda içinde demekti. Artık bunların hepsinde D'yi kaldırıp yerine R'yi getirirsek hepsinde bir hareket katmış oluruz. Bir hareket belirtmiş oluyoruz. Yani D derken second yani bir duraklama, duraksama var. Ama R derken artık tevgel yani bir hareket var artık. Dedik ki de bulunma veriyor. Re daha çok dan ama ayrılma haliki olan değil. Oradan geçme anlamı olan dan veriyor. Peki dibin de altındaydı. O zaman dibin re dersem böyle altından geçiyor, altından gidiyor diyebilirim değil mi? O zaman böyle altından olarak çevirebiliriz bunu. Ya da dışarıda üstünde demekti. Ama orada bir hareket varsa, yer değiştirme varsa artık dışarı kullanmam gerekiyor. Dınav da içinde demekti. Ama ben bir hareket belirtiyorsam eğer içinde ama bir hareket var orada yer değiştirme varsa içinden diyeceksem yine D'yi atıyorum yerine R getiriyorum ve dınav R oldu. Arkadaşlar D ile dınav D'nin yani ikisi de bulunma haleti veriyordu ama farkını bunu birinci kurda ayrıntılı görmüştük yine oradan bakabilirsiniz siz de. Birinde tam olarak içinde demek istiyorum. Diğerinde içinde olması değil bulunması bizim için daha önemli. Yani şurada özellikle belirtiyorum. Dınavde ya da dınavre. Özellikle içinden. Onu belirtiyorum. O zaman navda ekliyorum. Zaten nav tek başına iç hatta karın demek. Diğer bir anlamı da. Şimdi bunları tek tek bakalım. Şunları tek tek bakalım farklarına. Böyle hevalin heja. Nahara vekir em kabinlerin tavaçedbe. Kaklibaz dısar bahrera dıfırın. Kaklibaz dısar bahrera dıfırın. Ejvir çifem dikim. Dısar bahrene lelvur naseknen. Edilur naseknen cê xwe digwênin. Ji ber vê jî ez çawa dibêjim li ser behrê re ew re wateya tevgerê dibernin. Bi heman şekilde zêdî dikarim hemûyan bikarbînim. Pisîk dibin kursiyan re dixirxile. Ez dîsa çi fehm dikim? Pisîk dibin kursiyan de ye lê di cê xwe de nasekne, cê xwe digwerîne wek mînak ji bo vê lêkerê dixirxile. Ji ber vê jî ez êdî vîneka bi rêyê bikartînim. Arkadaşlar dışarıda üstünde dibinde altında demekti. Şimdi örneklerimize bakalım. Kaklibaz dışarı bahrera dıfrın. Martılar denizin üstünden uçuyor. Denizin yani üstünde durmuyor. Orada artık bir hareket var. Eğer sadece üstünde dursa tamam dışarıda diyebilirim. Dışarı diyebilirim ya da. Ama orada bir hareket varsa artık yer değiştirme varsa örneğin uçmak fiili bize bir hareket belirtiyor zaten fiilden de anlaşılıyor. O zaman R'yi kullanmak durumundayım. Nasıl diyeceğim? R'yi atıyorum yerine R getiriyorum. Dışarı bahre R sıfırın. Bir de arkadaşlar edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Buna da ayrıntılı görmüştük. Bakın örneğin burada Bahre artık büküme uğramış. Dişil büküm eki almış. Şuradaki örnekte şimdi kedi sandalyelerin altında diyebilirim. Ama ben buradan ne anlarım? Sandalyelerin altında duruyor. Eğer hareket ediyorsa ben altında diyemem artık. Onu belirtmem gerekiyor. Nasıl söyleyebilirim bunu? Örnekteki gibi psik dibin kursiyan re dıhırhıle kedi sandalyelerin altından sürünüyor arkadaşlar. Dıhırhıle böyle sürünmek anlamını veriyor. Zaten fiillerden de anlıyoruz yani işte uçmak, geçmek, girmek, sürünmek, düşmek belki. Yani bu şekilde hareket bildiren fiilleri böyle edatlarla kullanabiliyoruz. Zaten bu fiillerin kendisinde doğasında yer değiştirme var. Evet, buradan da dedik kedi sandalyelerin altından sürünüyor. Bele, em ji dirê devam dikin, em ê dilê zêde dikin dîsa dinav re. Çi bû hekem bêjin dinav de wek pisîk dinav qutê de ye, pisîk dinav malê de ye. Em dikarin wisa bêjin, lêze çi fehm dikin, pisîk dur disekne. Heke pisîk li cê xwe nesekne. Hareketek bike cê xwe biguherîne ez ê çawa bêjim, wek mînakê pisîk di nav qutiyê re derbas dibe.
Dinav kutiye re derbas dibe. Çima re ji ber ku êdî ciyê xwe de nasekine. Heke ciyê xwe de bisekine. Heke kutiyek hebuya, tê de pisîk hebuya, min ê çi bigota? Pisîk dinav kutiyê de ye. An jî pisîk dinav kutiyê de disekine. An jî pisîk dinav kutiyê de radize. Ferq nake. Lê heke tevgerek hebe ciyê xwe guheran dibe wek mînaka vê derê, ez ê çi bêjim? Dinav kutiyê re derbas dibe. Bi heman şeklî li ber an jî diber de seknek heye. Mesela ez li ber darê me. Ez li ber darê de me. Wek vê. Li ber ji bo vî zaptir tê bikarin. Lê heke seknek tune be, tevgerek hebe. Heke ez ciyê xwe de neseknim, ez derbas bibim şûr. Wek vê mînakê. Pisîk diber dîwer re derbas dibin. Ez ê çawa bêjim? Dîsa zêdî rêyê bikarbînim û ev rê wateya tevgerê bide min. Pisîk diber dîwer re derbas dibe. Me gotibû piştaçek hertin ditewin, em dikarin bêjin dîwarî, an jî em dikarin bêjin dîwer, ev jî şikleke tewangê ye. Em ê dersa dawî avê astê de em ê vê miçarî bibînin. Yani tewanga bi vê şeklî em ê bibînin. Evet arkadaşlar, the re ile oluşan edatlardan devam ediyoruz şimdi. The now de içinde demekti. Bunu öğrenmiştik. Ama içinde durmuyorsa, içinden anlamını vermek için yani hareket varsa, tıpkı bu örnekteki gibi ne yapıyorum? D'yi atıyorum, yerine R getiriyorum. Pisik nav kutiye derbas dibe. Kedi kutunun içinden geçiyor demiş oldum. Zaten geçiyor fiili anlaşılacağı üzere bir hareket belirtiyor, yer değiştiriyor. Böyle fiillerle R kullanmak durumundayım. Örnekleri de görüyorsunuz zaten değil mi? Yerinde durmuyor, oradan geçiyor. Eğer ben yanında demek istiyorsam, daha çok liber kullanılıyor aslında yanında için. Liber'de de belki kısmen kullanabilirsiniz. Ya da bazı yerlerde kullanılıyordur. Ama durmuyorsam ben yanında, örneğin ben ağacın yanındayım, diyebilirim ki ez liber dareme. Ama eğer ben geçiyorsam oradan, ağacın yanından, orada durmuyorsam ama duvarın yanından ya da ağacın yanından, bir şeyin yanından geçiyorsam, yer değiştiriyorsam, bu örnekteki gibi diyeceğim. Pisik liber diver derbas dibin. Kediler duvarın yanından geçiyor. Bakın yanından geçiyor. Yine burada artık ben hareket bildirdim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar az önce de söylediğim gibi edatlardan sonra isimlerimiz büküm haline uğruyordu. Şurada görüyoruz zaten dişil büküm eki. Burada diver de aslında büküme uğramış. Ama bu bükümün bir küçük bir nüans, farklı bir şekli. Bu kurun son dersinde buraya da değineceğiz. Her zaman edatlardan sonra büküme uğrar. Bunu unutmuyoruz. Böyle ember devam bikin. Bvt, bv. Şu emeli zanen evce nokta edin navanjı tiştek develeri. Vataya çiğde, vataya da Türkiye'de doğru. Ve vataydı de. Em bu xuyinin de bece tevger berbi aliye gibi. Tevger berbi aliye gibi. Yani ez ceki de çim ciheki ez ve nişan dedim. Em minaken xobinerin tu bi kuvvedici, tu bi kuvvedici. Kabinerin disa tevger ekiye. Ama tene aliye tene ez berbi aliye gibi tene diçim. Ne her du aliye. Anji ez bi aliye jor vediçim. Ez bi aliye jor vediçim. Disa her duyan dişi tevger hene. Arkadaşlar b ve bunları tek tek Türkçe açıklayayım çünkü kullanımları önemli ve yine mesela sınav kağıtlarında öğrencilerimizin bu konuyu karıştırdığını görüyoruz, kafalarını karıştırdığını. O yüzden böyle güzelce anlayalım. B ve Türkçedeki doğruya karşılık geliyor. Bir yere doğru gitmek arkadaşlar. Örnekte de diyor, cümlede de diyor ki tevger berbi aliye gibi, yani hareket bir yöne doğru arkadaşlar. Bir yere doğru gidiyorum, eve doğru gidiyorum, çarşıya doğru gidiyorum. Bu o doğru anlamını vermek için bu ve'yi kullanıyorum. Artık neresiyse onu ortaya getiriyorum. Tu kuvvedici, nereye gidiyorsun? Motomot çevresini çevirecek olsam nereye doğru gidiyorsun? Zaten ama bir yere doğru zaten gidiyoruz. Onu özellikle belirtmemize gerek yok. Kısaca nereye gidiyorsun diyebiliriz. Ama dediğim gibi nereye doğru gidiyorsun? Ya da ez bi aliye jor vedişim. Ben yukarıya doğru gidiyorum. Ya da yukarıya gidiyorum her neyse. Yukarıya doğru, yani bir yerden bir yere doğru anlamını veriyorum bu ve ile. Em varin ya diyem j ve her duji bu ve'ye çetbin. J ve hevano ço j tane o atya derketin edida. J ve herkes bir şekli bir karbinim. Tevgeraj derketna ceheki diyardike. Tevgeraj derketna cehek. Ez ceheki derkevim u j ve diyardikim. Tuş kuvveti, tuş kuvveti, tuş ceheki derketni tu hatiye vediri. Tuş kuvveti ez aliye jor vetim. Ez jor derketime bejer bumez bejim. Ez aliye jor vetim. Bala xo bidin her du berevajı hevdune.
her du vak vate her du berevaji hevdune. Heke ev ji ve ne boci bo demam were bo deman jem bikartine wak minaka vedere ez bêjim ez ji doh ve dixebtim. Ez ji doh ve dixebtim an jî ew ji doh ve dixebite. Dîsa wek dem jî wateya Tirkî dem berî dide. İngilizce wateya since heye ya. Aynı bir vateydi deçmere. Arkadaşlar jı ve iki anlamı var. Bunu hem yer için hem zaman için kullanabiliyoruz. Önce yer için olan anlamına gelelim. Evet Türkçesi den beri çevrilebilir. Tevgeraç derketine ceki diyardike. Bu nasıl bir yere doğru olan hareketi belirtiyordu. Bu da bir yerden çıkma, ayrılma hareketini veriyor bize. Örneğimize bakalım. Tuş kuvveti nereden geliyorsun? Yani bir yerden buraya doğru gelmişsin ama nereden geliyorsun? Ez aliye jorvetim. Yukarıdan geliyorum. Yukarı taraftan geliyorum. Dikkatinizi çeksin. Birbirinin tersi bunlar. Tut kuvvet için nereye doğru gidiyorsun? Dış kuvveti nereden geliyorsun? Nereden buraya doğru geliyorsun? Belki bu şekilde düşünebiliriz. Ez aliye jorvet için yukarıya doğru gidiyorum. Ez aliye jorvetim yukarı taraftan geliyorum olmuş oldu. Bunlar bize yer belirtiyordu. Eğer ben zaman için kullanmak istiyorsam bunu arkadaşlar şivo deman vateya dem beridi de. Zaman için kullanacaksam den beri anlamını veriyor. Dünden beri çalışıyorum. Geçen seneden beri Ahmet'teyim. Bu şekilde düşünebiliriz. Ev şuduh ve dıhabite o dünden beri çalışıyor. İngilizce'deki since benziyor. Türkçedeki den beriye benziyor. Zamansal olarak. Beli em devam bikin. Bire jire. Em neka her du biveye çedbin. Naha ev her du jî reye çedbin. Le em divan de Balava bikşem gotiye daha çekmine gotiye daha çekin tevgerin vakvan. Çvelko tenek cudaye. Lem disa binerin disa zaften bikaranin. Kam bu kuynin beje bire jibo kesan vateya behevrebun edi de hevano. Jibo kesan evder bayrama bikşine jibo kesan vateya behevrebun edi de. Yani ne jibo tişkendin, ne jibo masey, ne jibo kursiye. Jibo kesan. Ez bitere pir kevkoçum. Ez bitere. واتیا به هفربون دیده. تو چما بمن را خبر نادی؟ واتیا بمن را دیسا واتیا به هفربون دیده. Evji bimaratin. Disa vatiya به هفربون دیده. Arkadaşlar b, r ve j, r'ye geçtik. Bunlar r ile oluşan edatlar ama şu anda şey belirtmiyoruz. Bakın daha çekin tevgeri demedim başlıkta. Bu ikisinin farklı kullanımları var. Kişiler için olan kullanımları var. Onları göreceğiz. B, r arkadaşlar kişiler için birlikte anlamını veriyor bize. Şimdi daha önce sadece b'yı görmüştük ve b'nın ile with anlamına geldiğini görmüştük. Örneğin ez b'kere hurdetim dediğimizde ben işte uçakla doğuruyorum ya da ez b'bala fred için ben uçakla gidiyorum. O birliktelik anlamını veriyor ama bunu kişiler için kullanacaksam b, r şeklinde kullanırım. Ez b'tere pırkevkoşum. Ben seninle çok mutluyum. Bakın sen kişi olduğu için R ile kullandım. Üçma bımın habernade. Sen neden benimle konuşmuyorsun? O ileyi arkadaşlar R ile veriyorum artık. Eğer kişi ise. Benimle neden konuşmuyorsun? Evcib maratin. Onlar da bizimle geliyorlar. Bir de arkadaşlar yine dikkat ediyoruz hepsine. Dağçekten sonra hep büküme uğruyor. Hep o yüzden eğer biz zamirleri kullanacaksak bükümlü zamirleri kullanıyoruz. Emvarın jıreyi jıre jibo kesan Dibece ev Türkiye'de bak ismin A hali der bastı ve Kurdiyavici bir şekilde hem bışı reye vivat edildin. Hem minak edildin. Hem ne kadar Almanya'da neşaçmın var hali dative. Kurdideci jire. Çibok kesan disa. Ez jidaya xore qabda gul binim. Ez jidara dibejim qısaneke. Tu çima jimin ratıştek nabeşi. Tu çima jimin ratıştek nabeşi. Bila bala ve bikşinin evte bol kesan tepkaran hevano. Arkadaşlar jire de kişiler için yine yer için değil kişiler için ismin A hali işte sana, bana, Ayşe'ye, Ahmet'e o A hali vermek için kullanıyoruz. Bu Almanca'daki dative benziyor. Orada da o A halini başka şekilde oluşuyordu. Kürtçe'de de jire ile oluşuyor. Örneklere bakalım. Ben anneme bir demet gül getiriyorum, bir demet çiçek getiriyorum. Anneme demiş oluyorum burada. Bir de dikkatinizi çeksin. Yahue anneme. Benim annem demiyorum. Anneme diyorum. O yüzden annem benimle bağlantılı olduğu için burada mın değil, hue kullandık. Ben sana diyorum ki böyle yapma. Ben sana böyle yapma diyorum. Yine sana
Bakın o A halini verdim. Uçmacımın ratıştek nabeji. Sen neden bana bir şey söylemiyorsun? Arkadaşlar A dedim ama hani Türkçe'de de öyle ya. A aynı oluyor yani. Yani anneme o da fark etmiyor. Bilgisini vereyim. Bana neden bir şey söylemiyorsun? Burada da yine A hali, datif halini vermiş olduk. Unutmayalım bu ikisi kişiler için kullanıyor arkadaşlar. Em hajivarın hindariye. Ev ber gund dıçın. Pır diyarı kud burada tev gerekiye. Pır diyarı ku emi daçek tevgerin bu karbinin. Ev ligor hinek inisiyatifa ve yani tuhasın kişan vatiye bidin. Unutkarım bu şekilde karbinin. Le Pırani herkes bejim ben köye gidiyorum, ben köye doğru gidiyorum. Nahuazi çava bejim, tevgerek şeheye. Burada bir hareket var arkadaşlar. Köye doğru gideceğim. Pardon, ev için. Onlar köye doğru gidecekler diyeceğim burada. Nasıl söyleyeceğim bunu? Ev ber begund ve için. Ya diyem ezi te vegerim. Ezi te vegerim. Burada kesekiye. Dıvırda kesekiye. Ve ez jbo datekin jbo kesan tem karbinim. Em çoğat karım beşin. Em çoğat karım beşin. Var mı bir fikrin? Arkadaşlar şimdi burada ben sen var bir de dönmek fiili var. Nasıl diyeceğiz? Mesela seninle döneceğim diyebiliriz değil mi? Peki o birliktelik anlamını bir önceki saatte görmüştük. Nasıl vereceğiz? Birliktelik anlamını seninle demem için ezi bitere vegerim. Ben seninle döneceğim. Çok daran dıfırın. Burada karın gerekli beşin. Le divem tevgen içam dinç belki fırın heye, le kereket tevgerin heye. Karın beşin liser vak ev necbo bersvabi. Mesela liser belki ser, ber, bin. Her çeşit karın bu karbinin. Goring siyatfameye fazla kişan vatiye bidin. Arkadaşlar kuş, İşte ağaçlar, uçmak var. Burada ağaçların üstünden diyebiliriz, yanından diyebiliriz, altından diyebiliriz. Bu sizin hani hangi anlamı vermek istediğinize bağlı. Bu örnek için ama çok dışarıdan rıdıfrın kuşlar ağaçların üstünden uçuyor demiş olduk. Gördüğünüz gibi R'den anlıyoruz ki bir hareket var ya da zaten frin uçmak bir hareket belirtiyor bize. This pace ketye mali. Burada diyor ki, burada görmediğiniz bir zaman var o yüzden açıklayayım. This hırsız demek arkadaşlar. Pace biliyoruz pencere ya da şibakede deniliyor. Ketye mali eve girmiş anlamı var burada bu cümlede. Pencereden diyebiliriz ya da pencerenin içinden diyebiliriz. Her ikisi doğru. Eğer ben pencereden diyeceksem de pacere demem lazım. Çünkü hareket belirtiyorum burada. Eğer pencerenin içinden özellikle belirtmek istiyorsam dınav pacere demem gerekiyor. Zaten burada 3 boşluk var. Dınav pacere. Av kevran dıherike. Burada herikin diğer ku tev gerekiye. Emed şu av herikin yani pır diğer ku datekin tevgerin bu karbinin. Misal go inisiyatif meyem fazın kişan vatebiden. Es karım beşim ser bu karbinim. Es çizanım bel bu karbinim. Dur budur gori vat yani her duşi rastın bol ve minake. Arkadaşlar su taşların dıherike akmak. Taşların üstünden de akabilir, yanından da akabilir. Her şeyi söyleyebiliriz burada. Yani o iki kullanım da doğru. Aklınıza bulunsun. Ne diyebiliriz örneğin? Av berke viranı derke ağaçların yanından, taşların yanından akıyor. Yanından demişiz. Ama dediğim gibi diser kevranrede hareket edersem taşların üstünden anlamını veriyorum. O da doğru. Kullandığımız yere göre. Dur periniyekte. Arkadaşlar şimdi diyor ki uzak periniyek çığlık, bir çığlık geliyormuş. Arkadaşlar şöyle bir mantık yapalım. Bir yere gitmek varsa, eğer gitmek varsa zaten o bir yere doğrudur. Eğer gelmek varsa o bir yerdendir. Bir kere gelmek fiiliyle, odan çıkma haliyle kesinlikle ışığı kullanmam gerekiyor değil mi? Kesinlikle ışığı kullanmam gerekiyor. Ama o uzaktan buraya doğru gelmiş, yani tevger berbe aliye, aliye gider keve berbe aliye giveti, o hareket bir yerden buraya doğru gelmiş. O zaman ne kullanacağım? Zaten boşluktan da belli oluyor. Artı ışığı da anlaştık.
Jidur ve Periniyek'te uzaktan bir çığlık geliyor demiş oldum. Tuçma ve derevan diki. Disa keseye şo kesçi bun bire behevre bun jire ev dati vate dati vedida divurde diyare ku ne behevre bune derev kırın u behevre bun alaka vantuneye nefalmi yadım bikarbinen. Arkadaşlar şimdi çevirelim. Sen neden o yalan söylüyorsun? Şimdi kişilerle birlikte kullanılan iki tane vardı. Bire şuradaki gibi bire birliktelik anlamını veriyordu. Jire de ismin A halini veriyordu. Burada yani ona yalan söylüyorsun dememiz gerekiyor. Onunla yalan söylüyorsun. Aslında o da oluyor mantık olarak da burada söylemek istediğimiz o değildi. Yine yani mantığa göre tabii ki istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ben diyeceğim ki ona neden yalan söylüyorsun? O zaman nasıl söyleyeceğim? Tuçma şuvere derevandiki. Bu da zaten kişiler için kullanılan ikinci edatımızdı. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu konu benim çok sevdiğim bir konu. Bence çok zevkli bir konu. Umarım siz aradaki farkı iyice anlamışsınızdır. Unutmuyoruz eğer hareket varsa o D'ler gidiyordu. Sonunda yerine R geliyordu. İkinci önemli nokta ise edatlardan sonra her zaman ismimiz büküm halinde kullanılır. Bazı istisnalar var büküme uğramayan. Onları zaten derslerde oldukça işte üstünü çizdik. Mesela hue artık öğrendik. Hue Cinapka göre hue büküme uğramıyor. Eğer isimse büküme uğruyor, sıfatsa büküme uğramıyor. Onun dışında isimlerimiz hep büküme uğruyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Bir dahaki derse kadar kendinize dikkat edin. Geli hevalin heja bu hatire ve seviyedeki muaneme jibo ve jisuda var bu. Vaneyi hoş kadar baskır. Behavior hedefine hatta vaneyi gidin. Da hoş yedim yine. Geli hevalin heja umkeratın ferga kurdi. İro micarame cinapkin lehefkıs diye. Ya brasti ev micar ne micara ve asti ev micareke bu astem bilintire le şiber ku mehen tiştem bringehin juha medit em himbun u her vuha ev micar nekte şaşkırın jehela rasnivi seveci jehela bu karanine beşi şiber vici muhas em de asti de yine ve micara bringehin bebin. Arkadaşlar 6. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde cinapken lehefkısti konusunu öğreneceğiz. Bu konu az önce de söylediğim gibi aslında üst kurların konusu. Böyle direkt A2 konusu değil ama bu konuyla ilgili temel şeyleri biz zaten şimdiye kadar öğrendik. Çünkü edat kullanacağız öğrendik çok iyi. İşte cinaf kullanacağız öğrendik. Tavan kavramını öğrendik. Hepsi bu konuyla alakalı. Bir de arkadaşlar bu konu hem çok fazla kullanılıyor Türkçe bilenler tarafından hem de bazı durumlarda yanlış yazılıp yanlış da kullanılıyor. Dersin ilerleyen slaytlarında göstereceğim zaten nasıl yanlışlar olduğunu. O yüzden böyle sağlam bir temelle gitmek istedim ve bu konuyu da bu kurda öğrenmek ve öğretmek istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevalno dvide metneke, em behevdure bu konunun o analize metne bakın. Min digot kaydı dilevide tiştek nemaye. Lette de kuleke mazın heye. Dıçı da kuleke mazın heye hevalno, dilevide ne olsa, em çıt binin, evde cihe dilevi, cihevi gırtiye, kabınerin, edi dilevi, dilevi de, edi cihevi gırtiye. Em berdevam bakın. Es pere dağıfım, es bekire dağıfım, buvire, anji buvire, anji bu ayşeire, anji bu bave xore, her tişti bedvirde. Disa cihe naveki gırtiye, keseki gırtiye, anko ev, cinavkeş xo diyare. Lelimin guhdar nake. Ka tu jî jêre bibêje, ji kî re bibêje, ji wî re, an jî ji wê re, an jî ji diya min re, ji xwişka xwe re, her tişt dîsa dibe. Dema ku ez lê dinêrim, ez li kê dinêrim, dîsa li wî, li wê, li diya xwe, her tişt dîsa dibe. Yani cê navekî girtiye. Zaf xemgîn dibim. Bila li wê neyan nenêre û ew qas xwe nêişine. Vir de çar cûre hene, şu cinavken lefxisi ji çar cûreyan pekti. Eme behevdure yek bir yek bana kontrol bakın. Arkadaşlar şimdi bu metnin analizini yapalım. Hep birlikte ve cinavken lefxisi nerede kullanılmış bir bakalım. İlk cümlemizde bir şey yok. Min digot kaydı dilevide tiştek nemaye. Ben
burada got söylemenin geçmiş zaman hali daha öğrenmedik. Yani böyle bunu böyle bir kalıp gibi şey düşünebilirsin. Yani ben sanıyordum ki, ben söylüyordum ki, hani öyle sanıyordum. Dilevi tiştek nemaye. Onun gönlünde bir şey kalmamış. Dilevi onun gönlünde bir şey kalmamış. Lete de kulekemazın heye. Ama orada büyük bir dert var, büyük bir keder var, elem var. Kul bu anlamlara geliyor. Dert, elem, keder, acı. Nerede var peki? Dilevi'de. Artık bakın le dilevi'de kulekemazın he demiyorum, lette de diyorum. Ama orada onun içinde diyorum değil mi? Yani diyebilirim ki bu de dilevi'nin yerini tutmuş burada. Dilevi bize olmuş de. Yani şöyle söyleyebilirim. Dil büküm ekinden alışacağı üzere dişil büküm eki almış. Dişil bir kelime. Artık demiyorum uzun uzun dilevi, de diyorum. Ya da işte dilevi de şeklinde de çevirebilirsiniz. Bir de burada onun gönlünde o kişinin erkek olduğunu da biliyorum artık. Espere dağıfım. Ben onunla konuşuyorum. Onunla konuşuyorum. Peki burada onunla anlamını veren ne arkadaşlar? Şimdi geçen dersimizde biz b're'nin kişiler için birliktelik anlamı verdiğini öğrenmiştik. Değil mi? Daha çeken tevgenin konusunda. Ama burada onunla diyorum ama b're görmüyorum. Sadece re'sini görüyorum. Peki b'sı nerede bunun arkadaşlar? Aslında b'sı bu p'nin içinde. Yani bu p, v'nin yerini tutmuş. Bakın hem b'nin yerini tutmuş hem de onun anlamına gelen v'nin yerini tutmuş ve ez b'vire dağfım yerine ez bere dağfım demişiz. Lelimin kuhtarnaki ama beni dinlemiyor. Katu jejere bebeje. Hele sen de ona söyle. Ona söyle. Şimdi ona anlamını vermek için biz ne diyorduk? Jivire ya da jivere diyorduk ya da jidyaminre. Yani kişiler için jire oluyordu o anlamını veren. Peki burada ne var onun yerine? Burada bir J görüyoruz. Bakın jivi ya da jive dememiş. Sadece J demiş. Ben o zaman ne anlıyorum? Bu J'nin yine jivi, ona jivi'nin yerini tuttuğunu anlıyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kalıp belirleşiyor. Demaku ez lednerim. Ona baktığımda zavham gindirim. Çok üzülüyorum. Şimdi ona baktığımda le nerin yani le kesekin nerin. Bu bir fiil. Değil mi? Bir şeye bakmak oluyor. Ben burada ne yapıyorum? O ı'yı görmüyorum artık o fiilde. We ve de görmüyorum. Sadece L görüyorum. O zaman şunu diyebilirim. Buradaki L de yine Louis'nin yerini tutmuş. Demako ez Louis dinerim ya da demako ez L dinerim. İkisi de aynı. İkisi de doğru arkadaşlar. Bilaydi Louis'nin anne bakın bir daha L'nerim var aslında. Görüyorsunuz değil mi? L'nerim. Artık fotoğraflara bakmasın. Bu evkasyon işine ve o kadar kendini üzmesin. Acıtmasın. Şöyle özetleyelim arkadaşlar. Napkin lefhısı dediğimiz şey bir adet edattan ve bir de e'den oluşuyor. Bu e'nin ne olduğunu ileriki kurlarda öğreneceksiniz. Hiç orasıyla ilgilenmeyin. Artık bunlar j, e yan yana geliyor ve j'yi oluşturuyor. B, e yan yana geliyor ve b'yi oluşturuyor. D, e yan yana geliyor ve d'yi oluşturuyor. L, e yan yana geliyor ve l'yi oluşturuyor. Artık bunları şunlar yerine kullanabiliriz. Şuradaki e'ler içinde we'yi direkt düşünebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bu cinafken hefkısı dediğimiz bu 4 tane zamir türü sadece 3. tekil kişi için kullanılır. 1., 2. ya da çoğullar için falan değil. Zaten notumuzda da öyle diyor. Cinafken hefkısı jibo kessa anji kesisteyem yakışımar ango we de karani. Yani bunlar sadece we'nin yerini alır. Şu edatları öğrendik. Edatlardan sonra büküm halinin kullanıldığını biliyoruz. İsimse de zamirse de bükümlü zamir konacak ya da isme büküm eki gelecek. Eğer 3. tekil kişileri kastediyorsam şu şekilde kısaltabildiğini öğrendik bu derste arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tüye juvire çı bıkri. Sen ona ne alacaksın? Şimdi ona anlamını j ve r'nin verdiğini öğrendik. Tamam, bu bizim edatımız, ona anlamını veren. Edattan sonra büküm olduğu için işte evviye dönüştü. Buradan erkek olduğunu anlıyorum. Peki ben bunu kısa olarak nasıl kısaltabilirim? Tüye juvire çı bıkri. Bakın ne oluyor? Ezi şere kompütüreki bıkrım. Bu
Burada bir i olması gerekiyordu arkadaşlar. Yanlış yazılmış. Ez jouire computer bıkırım ya da bunun kısa hali şurada öğrendiğimiz gibi ez jere computer bıkırım. Yani jouir artık j'ye dönüşmüş arkadaşlar. Tu avşini yaratayım. Sen avşinle geliyor musun? Şimdi ben diyebilirim ki cevap olarak. Bele ez bu avşini yaratayım. Ya da bele ez beverettim. Burada kadın olduğunu anlıyorum avşinin. Ez beverettim. Ya da bunun kısa hali olarak bele ez berettim diyoruz. B neyden oluşuyor? B ve E'den oluşuyordu. B oluyordu. Zaten birliktelik anlamını veren onunla kişiler için böyle olduğunda yine tam bir önceki derste öğrendik. The çantaya da çeheye em dikarim bejin the çantaya da tiştek düneye. Anji dve de tiştek düneye. Anji de tiştek düneye. Ango em çi femdikin the çantaya da ev du ev hali tavan katiye bahevdu. Bu ye de. Arkadaşlar tıpkı bunlarda olduğu gibi d ve buradaki e yani büküm hali diyeyim ben size yan yana geldiğinde artık bize t'yi verdi. Zaten d de biraz içinde anlamını veriyordu. Daha de çantada ne var? Orada işte bir şey yok dedim burada. Artık bu çantanın yerini tuttu. Lüve bigere. Yani onu ara. Lüve bigere. Cevap olarak ne diyebiliriz? Eze lüve bigerim diyebiliriz. Ya da eze işte kişinin adı Zelal olsun. Eze l zelale bigerim diyebiliriz. Ya da kısa hali olarak eze le bigerim. Yine bu l de l ve büküm halinin yerini tutmuş. Böyle ember devam bikin. Dve tu jwe le borim buxazi. Em çi dibinin vurde? Ji ve dibinin ne olsa. Ji o hali tavandı o kesası em. Her tiş dibe. Noxam dikarim vine ka kurt bikin. Em çava kurt bikin. Ji o ev edhat bahevdu. Dve tu je le borine buxazi bu. Dvir de hevano. Şxwa je me got ji ve digre. Ji ber veyeke em êdî nikarim bibêjin divê tu jê wê lêborînê bixwazî. Jê wê şaş e. Ji ber ku xwe ev jê cihê wê jî digre. Arkadaşlar burada en çok yapılan yanlışı, yazım yanlışını görüyorsunuz şu anda. Bütün örnekler için bakacağız buna. Şimdi divê tu jî wê lêborînê bixwazî ondan özür dilemelisin. Ben bunu jî wê'yi görüyorum artık. Bunu nasıl kısaltabilirim? Dve tuje leborine buhazi. Yine ondan özür dilemelisin dedim. Artık buradaki je, juve'nin yerini tuttu. Burayı anladık. Arkadaşlar artık bu yerini tuttuğu için ve'nin de ben bir defa daha ve'yi yazamam. Buna gerek yok artık. Dve tu je ve leborine buhazi artık yanlış. Bu en çok öğrencilerimizin en çok yaptığı yanlış bu arkadaşlar. Ya je leborine buhazi demem lazım ya da juve demem lazım. Ya da belki isim kullanırım. J diyebilirim. Ama J ve X'in aynı anda diyemem. Çünkü buradaki J zaten V'nin de yerini alıyor. Zaten ikisinin birleşiminden oluşuyor bu. Emci bu münaken dınıcı binerin. Di fergede çend xondekar hene. Di fergehede kabinerin. Di fergehede. Burada di yakiye Kesa sem işte sem yekşimar heye emne mecbure çok kesbe we hani cetişten cidikre az edi çavat karım beyçem de çend kesene yani de çend xonde karane fark nake az karım beyçem de ft cihedi u ferge digre le az ne karım beyçem de ferge de çend kesene jiber ku ço ft cihe her duyançı digre. Arkadaşlar aynı şekilde d'dan ve büküm halinden T olduğunu öğrendik biz. Artık bu T'nin her ikisinin yerini tuttuğunu da biliyoruz. O yüzden bir daha içinde sınıfta dememe gerek yok. Zaten burada T derken orada diyorum yani örneğin. O yüzden zaten fergehe ve T'yi yan yana kullanamam. D fergehe de çent kesene yanlış. Yanlış arkadaşlar. Tekrar ediyorum. D her ikisinde yerini tutuyor burada. Zaten orada diyorum ben burada. Orada sınıfta işte kaç kişi var demem saçma olur. Ya orada kaç kişi var derim ya da sınıfta kaç kişi var derim. Sınıfta diyeceksem bu şekilde ilki gibi orada kaç kişi var diyeceksem T'de demem gerekiyor. Dil otel edimini.
em l'ye dibînin burada û halê dewan dibînin, navek dibînin işte ev tişta sême diyare. Em dikarin çawa bêjin, l'ye em çawa kurt bikin, tu lê dimînî, tu lê dimînî. Em dîsa wek van, em nikarin ço gavaz bêjim lê ev cihê otelê jî digre, cihê liyê jî digre. Ez êdî hewce tune ez dîsa li vir lê otelê binivîsim. Ji ber vê yekî jî tu lê otelê dimînî şaç e. Aynı şekilde arkadaşlar sen otelde mi kalıyorsun? Ya da burada nasıl söyleyebilirim? Sen işte orada mı kalıyorsun diyebilirim. Zaten bu L hem L'nın hem de otelin yerini tutuyor. Hem L'nın hem otelin yerini tutuyor. O yüzden orada otelde demiyorum. Artık sadece bir tanesini kullanıyorum. Ya tu l'edmini diye sorarım, yani orada mı kalıyorsun, ya da tu l'otelidmini, otelde mi kalıyorsun derim. Ev bu balafre na İstanbul'e. Yine burada bir bu görüyoruz. Bir de üçüncü tekil şahsın kullanıldığı bir yer görüyoruz. Zaten bunu söylememe gerek yok. Çünkü tekil kişi sadece kişi olmayabilir yani. Herhangi tekil ve o dediğimiz her şey olabilir. Burada işte uçakla ev bu balafre İstanbul. Uçakla gelmiyor. O uçakla gelmiyor İstanbul'a diyoruz. Şimdi uçakla bu balafre bunun yerini ne tutabilir? Bu neye dönüşüyordu? Ev ve na İstanbul'u. O onunla İstanbul'a gelmiyor dedik burada da. Zaten onunla dediğim şey uçakla, uçak ile. Ben bu anlamı B ile verdim. Hem B'yi içeriyor ile anlamını, hem de uçak anlamını şuradaki ev sayesinde içeriyor. O yüzden bir daha onunla uçakla dememe gerek yok. Yani eğer ben ev B balafre na İstanbul dersem yanlış olur. O onunla uçakla İstanbul'a gelmiyor demiş olurum. Bu da gramer olarak yanlış. Hin lêkerin ku bi cinakên lêvxistî çê dibin. Hevan û divir de hin lêkeran dibînin. Ev lêker bûne lêkerên nû, mesela gihîştin bûye tê gihîştin, işte ketin bûye pê ketin, her vekidin. Ev hemû lêker bi cinakên lêvxistî çê bûne. Wek mînak di gihîştin bûye tê gihîştin. Bi ketin bûye pê ketin. Mesela bu çawa bêjim, tiştekî ketin ez nabêjim, ez bêjim pê ket. Êdî bûye lêkereke nû. Bi xistin bûye pê xistin. Ji kirin bûye jê kirin. Ser ji kirin bûye ser jê kirin. Ji birin bûye jê birin. Li kirin bûye lê kirin. Arkadaşlar burada bu cinaktin levhasıyla oluşan bazı fiilleri görüyoruz. Şunun bilgisini vereyim. Bu fiiller asıl anlamını kaybetmiş fiiller. Aslında türemiş fiil gibi düşünebilirsiniz. Örneğin giyiştin, yetişmek, gahştın da deniliyor. Yetişmek ama t, giyiştin artık anlamak, kavramak. Bakın buradaki t nereden geliyor? D ve e'den geliyor arkadaşlar. Bunlar yan yana gelmiş. Artık yeni bir fiil olmuş diye giyiştin. O da bize anlamak, kavramak anlamını veriyor. Ya da ketin normalde düşmek, girmek anlamı vardı. Ama şunların yan yana gelmesiyle P ketin ise yanmak demek arkadaşlar. Bir şeyin yanması, tutuşması. Ateşin yanması. Ya da aynı şekilde hıstın, aslında hıstın işte koymak anlamı var. Ama P hıstın dediğimizde artık ateş yakmak anlamını veriyor bize. Kırın kesmek anlamında, ama ben kırın dersem, kırın yapmaktı ama kırın dersem artık kesmek anlamı var. Hatta şurada varmış zaten. Cebrin de öyle. Ser kırın, ser kafa demek, kırın yapmak demek. Ama bu yani e'den oluşmuş hepsi yan yana geliyor. Ser kırın yeni bir fiil oluyor. Canlı hayvanı kesmek diye çevirdim ben. Çünkü ya aynen bu kurbanlarda kesiyoruz ya biz. Onun için kullanılıyor sadece. Yani ser kafa demek ama bu kafa kesmek yerine kullanılmıyor yani. Direkt canlı hayvanı kesmek anlamında kullanılıyor. Yine jebrin silmek. Brın brın. Yan yana geliyor. Brın normalde götürmek arkadaşlar. Jebrin silmek oluyor. Yepyeni bir fiil oluyor. Kırın yine yapmak, etmekti. Kırın. Kırın yani artık giydirmek oluyor. Tabii ki yine bunların hepsi üçüncü tekil kişi arkadaşlar. O yüzden giydirmeyi de çoğu kişiler için değil, tekilse kullanıyoruz. Bunun yerine mesela de diyebilirsiniz.
İşte li keçaxwe, işte ez li keçaxwe, ez cile keçaxwe li ve dikim de diyebilirsiniz. Bakın uzun hali o li ve kirin. Ama kısa hali le kirin. Ez le dikim. Ben giydiriyorum. Anlamını veriyor direkt. Şimdi arkadaşlar burada çoğu artık kendi anlamlarını kaybetmişti ve yeni bir fiil oluşmuştu. Şurada da yine bu zamirlerle oluşan fiilleri görüyoruz. Ama burada anlamlarını kaybetmiyorlar. Sadece bunlarla oluşuyorlar. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Siz de kullanıma dikkat edin. Şıkkeseki, jıtıştaki haskirin. Birini sevmek. Fiil bu. Şıkkeseki, jıtıştaki haskirin. Yani ben şuraya işte ez jıte hazdikim diyebilirim. Ben seni seviyorum. Ez jıdiya hoy hazdikim diyebilirim. Ben annemi seviyorum. Ez jıvi hazdikim diyebilirim. Ben onu seviyorum. Buraya o biri geliyor ya da bir şey geliyor. Eğer ben bir şey kullanmayacaksam, isim falan vermeyeceksem direkt ne diyebilirim? Cinaki nefesi kullanabilirim. J haskirin yine sevmek anlamı. Yine bir şeyi, birini sevmek anlamını veriyor artık. Şuradaki J, J keseki ya da J tiştekin yerini tutuyor. Yine bunun açılımı ne? Az önce de gördüğümüz gibi J neyden oluşuyordu? J ve E'den oluşuyor arkadaşlar. Örneklere bakalım. Ez jihavine hazdikim. Ben yazı seviyorum. Ben bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? Ez direkt J hazdikim. Onu seviyorum diyebilirim. Ama ez J havine hazdikim diyemem. Çünkü J zaten havinin yerini tutuyor burada arkadaşlar. Bir daha ben onu yazı seviyorum dememe gerek yok. Dest bitişteki kirin. Ango dest bekirin. Bu çok fazla kullanılan bir fiil arkadaşlar. Çok yaygın bir fiil. Her ikisi de öyle. Dest bekirin başlamak. Aslında dest bekirin nereden geliyor? Dest bitişteki, yani bir şeye başlamaktan geliyor. O bir şeyi biz buna yazıyoruz. Örneğin dest bikar, dest bi herhangi bir şey. Ez dest bikari dikim dersen ben işe başlıyorum demiş oluyorum örneğin. Yani buraya bir şey gelmek zorunda. Peki ben onun yerine zamir kullanmak istersem dest bekirin diyebilirim. Ona başlamak gibi oluyor arkadaşlar. Peki bu P nereden geldi? Biliyoruz. B ve tiştek, yani B ve E'den geldi. Birleşti ve burada P olarak fiilimiz oluştu. Şimdi bunun açılımına bakalım. Ez dest bızanın gehedikim. Ben üniversiteye başlıyorum. Ya da bunu kısa olarak nasıl söyleyebilirim? B ve E'yi gördüm. Ez dest bedikim. Ben ona başlıyorum demiş oldum. Ama ez dest bızanın gehedikim diyemem. Neden diyemem? Çünkü ben işte ona üniversiteye başlıyorum demiş olurum. Bu da yanlış olmuş olur. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar buradaki çoğu yüklem yani yeni bir anlam kazanmış. Örneğin işte yetişmekle anlamak çok aynı fiiller değil. Ya da girmek, düşmekle yanmak da değil. Ama bakın yepyeni fiiller oluşuyor ama şunlar da aslını kaybetmiyor. Haşem var hindarya xwe. Ka onu ci binêrin pêşî texmîn bikin. Em wisa yek bi yek biçin. Ez tiştekê divide. Rê dibêjim, ew jî dinivîse. Çi were vê valahiyê? Ez jê re dibêjim, ew jî dinivîse. Ev jê çi digre? Ez ji wî re, ez ji wê re, ez ji xwendekara xwe re. Cê kese sêyem digre. Li ser masê sindoqek heye. Nokta nokta de fêkî hene. Çi de fêkî hene? Di sindoqê de fêkî hene. Ne wisa? Nixwaze çawa bidim bi cinakê nêfxistî dê de fêkî hene. Ew ji metrobûsê hez nake. Lê dîsa ji metrobûsê hez nake. Lê dîsa tê kargehê. Çi were cêwî de? Lê dîsa pê tê kargehê. Ango em dikarin cêwî de binivîsin. Lê dîsa bi wê tê kargehê. Anci bi metrobûsê tê kargehê. Arkadaşlar bu örneği Türkçe'de anlatayım. O metrobüsü sevmiyor ama yine de onunla geliyor. İşe onunla geliyor diyeceğim. Onunla anlamını nasıl veriyorduk biz? İşte bu ile veriyorduk değil mi? Birliktelik anlamını nesneler için. Bu metrobüse diyebilirim burada. Ya da bu ve metrobüsenin kısaltılmış hali ve zamir kullanarak oluşmuş hali P diyebilirim. PT karge. Onunla demiş oldum burada da. De avahiye de dehhani hene le de kaddikan tunene. Çi were burada? Lê di çi de qed dikan tunene? Di avahiyê de ne wisa? Ez çawa dikarim kurt bikim? Lê de qed dikan tunene. Burada dedik ki arkadaşlar binada
10 ev var ama nokta nokta hiç dükkan yok dedik. Neyde dükkan yok? Binada, değil mi? Peki ben bina yerine onda anlamını nasıl verebilirim? The avahiye'de binada diyeceğime de diyorum. The ve e'nin yan yana gelmiş hali de'yi veriyordu bize. Kenge des bikaridiki kenge des de tişteki kırın. Kabinent burada kare ev. Es pencemehe dest emeçi bejin. Edeznan bejin bikari. C bu zaman geçirdikle dest beydikim. Tu ji werzîşê hez dikî? Ji werzîşê. Na ez em ê çawa kurt bikin? Ez jê hez nakim. Ya dawîn ez nokta noktayê hez dikim lê belê ez nokta nokta nakerim. Em çawa dikarim vî çekim. Arkadaşlar şimdi son örneğimizde ben sevmek ama Kürtçedeki mantığı anladık artık. Bir şeyi sevmek olur o. Hani böyle bakmamız lazım. Bir şeyi seviyorum diyeceğim. Yani onu seviyorum diyeceğim örneğin o bir şey neyse. Nasıl söyleyebilirim bunu Cüneyt'in lafzıyla? Ez, je, hezdikim. Ben onu seviyorum. Lebeli ama ben şimdi burada gerin görüyoruz. Gerin aramaktı. Ama bu fiil bir edatla oluşuyordu. Arkadaşlar bu edatla oluşan fiilleri, tüm edatları biz zaten çokça diğer kurlarda gördük. Eğer eksiniz varsa önce onlara dönüp bakabilirsiniz. Gerin tek başına kullanılmıyordu. Daha doğrusu gerin tek başına kullanılırsa gezmek anlamını verir. Ama lı keseki gerin olursa bu artık aramak anlamını veriyordu bize. O yüzden nasıl söyleyebilirim? L'nın yerini ne alacak burada? Ez, le, nagerim. Ben onu seviyorum ama onu aramıyorum demiş oldum burada da. Pele hevalin heja, em hatin davya vaneye xwe, hevi dikmiş bu veci su devar bu evane. Hatta vaneye gedin lixwe baş binerin, lixwe mukatebin, heke kemasyon ve hebin, un dikarin le astayken binerin, u Luan miçaran guhtar bikin, şibar kutede gerek miçaran gerek bir berfrehi ve gotin, unce dikarin le binerin. Arkadaşlar diğer derste görüşmek üzere. Eğer dediğim gibi eksiğiniz varsa edat konusuna ayrı bakabilirsiniz, büküm konusuna ayrı bakabilirsiniz, edatlardan oluşmuş fiillere bakabilirsiniz. Bunların hepsi birinci kurda yer alıyor. Zaten bir video en fazla 20 dakika falan oluyor. O yüzden şey yapmayın yani. Eğer eksiğiniz varsa onları giderip bir daha gelip dersi dinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler arkadaşlar. Hevalin heja, bixêratin fêrgeha Kurdî, îro mişara me mişarekî gelek balkêşe, ez ji Tirk telecanmış bo vê mişarê. Mişara me dema boriya sade ye. Dema boriya sade ji bo lêkerên negerguhez. Em ê qasektin lê binêrin negerguhez çi ye, gevan bêjin gerguhez çi ye, em ê hînî van bibin. Ev dem dîsa demeke sereke ye, jiyana rojan de zaf ye, û bi min ji bo kesên Kurdî axê hinek dijwar e li gorî dema bê. Ji ber ku hin qayde hene di nav jiyana rojane de em tiştekî diaxivin lê rastiya wan hinek cuda ye. Em ê hînî şaçiyên xwe jî bibin di vê waneyê de. Arkadaşlar 7. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu demaborya sade yani basit geçmiş zaman ya da dil geçmiş zaman diye çevirebiliriz. Bugünkü konumuzu leykerin negergöhez başlığı altında inceleyeceğiz. Yani geçişsiz fiiller için işleyeceğiz. Negergöhez geçişsiz demek. İlerleyen bu derste ve bundan sonraki derste geçişli olunca, geçişsiz olunca neler değişiyor bunu hep birlikte öğreneceğiz. Bu çok temel bir zaman. Bütün dillerde olduğu gibi artık geçmiş zamana giriş yapıyoruz. Şimdiye kadar beklememizin sebebi yani ikinci kura kadar beklememizin sebebi ise arkadaşlar tüm geçmiş zamanların diğer zamanlardan farklı olması. Çünkü artık başka bir kök üzerinden ilerleyeceğiz. Biz ne demiştik? Türkçe'de iki temel kök var. Şimdiki zaman kökü ve geçmiş zaman kökü. Şimdiki zaman kökünü biz şimdiki zamanda, geniş zamanda, gelecek zamanda ve birçok tipte kullandık. Artık başka bir kökle bizim işimiz. Yalnız şöyle bir şey, hiç Kürtçe bilmeyenler için
bana göre, benim fikrim diğer zamanlar daha zor. İşte geniş zaman, gelecek zaman gibi. Çünkü bir kural yok o kökleri ezberlerken. Yani ezberlemek gerekiyor. Çoğu zaman bir kural yok. Bunda ise öyle bir şey yok. Hep küçücük bir kural var ve bütün kökleri direkt elde edebiliyorsunuz. Ama bunu da bu zamanda bence Kürtçe bilenler için biraz şey gelecek, biraz zor gelecek. Çünkü bazı kurallar var ki bizim günlük hayatımızda çok yerleşmiş. Biz öyle konuşuyoruz ama aslında öyle olmaması gerekiyor. Yani bazı hatalar yapıyoruz söylerken bunları. Şimdi hep birlikte tek tek göreceğiz. Bu derste geçişsiz fiiller için ve diğer dersler 8. derste ise geçişli fiiller için şimdiki zamanı öğreneceğiz. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Slaytdayken de mednekiye em dîsa bi mednekê em dest pê bikin û em analiza metnê bikin bi hevre. Dawiya hefteyê hevala min a zarokatiyê ji Amedê hat Stenbolê. Min şeveqê ew li balafirgehê pêşwazî kir. Em hatin malê, me bêhna xwe veda û em ji malê derketin. Pêşî em çûn Taksimê û em heta Karaköyê meşiyan. Em ji wir derbasê Eminönü'ye bûn û me li wir masî xwar. Piştre jî em ji rêya tramvayê heta Beyazîtê meşiyan. Me gelek cihên dîrokî dîtin. Em zav westiyan, lê me rojeke têr û tijî derbas kir. Arkadaşlar bu metinin hepsi geçmiş zamanlı yazılmış bir metin. Şimdi bakalım anlamına. Dawiya hefteyê hevala min a zarokatiyê ji Amedê hat Stenbolê. Hafta sonu çocukluk arkadaşım Ahmet'ten İstanbul'a geldi. Gelmek fiili neydi arkadaşlar? Hatin. Hatından hat kalmış elimizde. Min şeveqê ew li balafirgehê pêşwazî kir. Ben sabah onu havaalanında karşıladım. Karşılamak peşvazi kırın. Em hatin mali. Biz eve geldik. Yine hatını görüyoruz ama em olduğu için, çoğul olduğu için kişi eki görüyoruz burada. Me behna xwe veda. Behna xwe vedan dinlenmek arkadaşlar. Ve hesin de deniliyor. Behn vedan da deniliyor. Biz işte biraz dinlendik. U emcimali derketin. Ve evden çıktık. Derketin çıkmak. Peşi emtün Taksim'i. Önce Taksim'e gittik. U em hatta Karaköy'e meşyan. Ve Karaköy'e kadar yürüdük. Meşin. Yürümek fiilini görüyoruz. Em çivur derbası Eminönü'ye bun. Derbas bun. Diyor ki oradan Eminönü'ne geçtik. Derbas bun geçmek arkadaşlar. Umel vurması var. Ve orada balık yedik. Kış saşı emciraya tramvaya hatta Beyazıt'a meşyan. Sonra da tramvay yolundan Beyazıt'a kadar yürüdük. Meggelek cihin diroki didin. Biz birçok tarihi yer gördük. Emzavostiyan, biz çok yorulduk. Yorulmak vastan fiili. Leme rojeke terutişi derbaskır. Ama terutişi dolu dolu. Dolu dolu bir gün geçirdik. Yine geçirmek derbaskırın fiilini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fiilleri tek tek bir daha bakalım. Em yek biyek luan binerin li lekeran. Hevala min ji Amedê hat. Me got ev kîjan lekera hatin. Min ew pêşwazî kir. Me got kîjan lekere pêşwazî kirin. Em ji malê derketin. Kîjan lekere derketin. Em çûn Taksimê. Kîjan lekera çûne. Em hatta Karaköy'e meşiyan. Kîjan lekere meşin. Me li wir masî xwar. Kîjan lekere xwarin. Me rojeke xweş derbas kir. Kîjan lekere derbas kirin. Arkadaşlar burada şu fiillerin mastar halini, forma raderin dediğimiz mastar halini görüyorsunuz. Fiillerin mastar halini ve geçmiş zamanda da kullanımını görüyorsunuz cümle içinde. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekecek arkadaşlar. Bazen mesela şurada em demişiz, yani yalın zamir kullanmışız ama mesela burada me demişiz. Bükümlü zamir kullanmışız. Em çün Taksim'e, biz Taksim'e gittik. Me masi xwar, biz balık yedik. Temelde ikisi de geçmiş zaman ama biri yalın halde olmuş, biri bükümlü halde. Arkadaşlar bu tam da
geçişlilik, geçişsizlikle alakalı ve dersin başında ne dedik? Geçişsiz fiiller için olanı göreceğiz bu dersimizde, yani 7. dersimizde. O yüzden bizim işimiz bu ders için yalın olan zamirlerle ilgili. Şimdi bir de fiillere bir daha dönelim. Fiiller nasıl elde ediliyor geçmiş zamanda? Çok önemli. Dedik ki geçmiş zaman kökü ve işte şimdiki zaman kökü var. Adından da belli olacağı üzere tüm geçmiş zamanlarda geçmiş zaman kökünü kullanıyoruz. Ama bu kökün elde edilmesi çok kolay. Çünkü arkadaşlar bu forma raderin dediğimiz mastar halindeki fiillerden sonundaki biz neyi ya da ını atarsak, eğer ın varsa ın, ne varsa ne atarsak elimizde kalan bizim geçmiş zaman kökümüz oluyor. ın varsa ın gidiyor, ne varsa ne gidiyor. Tek tek bakalım. Çun gitmek fiili. Sadece ne var, ne gitti. Benim geçmiş zaman köküm ne kaldı elimde? Sadece çu kaldı. Peki ez için örneğin bu cümleyi nasıl kuracağım? Ez çum. Ez çum. Bakın sadece şimdiki zaman ez'e göre olan kişi eki geldi. Hatın fiili gelmek fiili. ın var sonunda. Yanında ı da var. ın varsa ın gidiyor dedik. Elimizde hat kaldı. Peki ez'e göre nasıl çekimleyeceğiz? Ez, hat, bir de kişi ekimiz ez hatım, ben geldim oldu. Huarım var arkadaşlar. Huarın ın var sonunda, o yüzden ın gitti. Huar kaldı elimizde. Nasıl söyleyeceğiz geçmiş zamanda? Min huar, ben yedim. Burada artık şimdi kişi eki görmüyoruz artık burada. Bu bizim diğer ipucumuz. Ama geçişsiz fiillerde kişi ekini kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten buradan tespit edebilirsiniz onu. Got'un söylemek. ın var, ın gitti. Got kaldı elimizde. Min, got, ben söyledim. Yine kişi ekini görmüyoruz çünkü bunlar geçişli fiil. Diğer dersimizin konusu. Gerin arkadaşlar gezmek. Ne var sadece? ın yok. Bakın bu ı değil. O yüzden neyi attık? Geri kaldı elimizde. Peki ez'e göre nasıl çekimleyeceğiz? Ezgerim, ezgeriyam ya da her ikisi doğru. Habitin çalışmak. Sadece ne var? Bunlarda sakın şu i'yi de atmayın. Habit değil kökümüz. O şimdiki zamandaydı. Geçmiş zamanda ne varsa ne gidiyor, ın varsa ın gidiyor. Burada sadece ne var? Habiti kaldı kökümüz. Ez habitim, ben çalıştım oldu. Ahvin konuşmak. Ahvi ne vardı ne gitti? Geçmiş zaman kökü. Es ahvim, ben konuştum oldu bu. Avetin atmak. ın var, ın gitti. Avet kaldı elimizde. Münavet, ben attım. Geçmiş zaman hali arkadaşlar. Şimdi dedik ki bazıları mınla yapılıyor, bazıları ezle. Bu tamamen geçişli ve geçişsiz olma durumuna göre değişiyor. Ve biz bu derste ne gergöhezi, yani geçişsizlik durumu üzerine, geçişsizlik durumunu öğreneceğiz. Bunun üzerinde duracağız. Hekeleyker ne gergöhez? Geçişsiz, intransitif ve yani geçişsiz ise fiilimiz. Breser tüneye, nesne yoktur. Kırdeharu dimine, özne yalın halde kalır arkadaşlar. Es, du, ev, em, hun, ev ya da işte isim kullanacaksam zozan, mırat, artık her neyse. Yalın halde, asla bükümlü halde değil. O min, te grubu değil, es, du grubundan kullanacağız. Leker ligori kırdeyi tek şandın. Fiil özneye göre çekimlenir. Ango hartafen kesalet dem karanin. Yani kişi ekleri kullanılır arkadaşlar. Kişi ekleri kullanılır. Örneğe bakalım. Şimdi burada çun gitmekti, ne vardı ne gitmişti, çu kalmıştı kökümüz. Peki sen gittin diyeceğim. Sen gitmek geçişsiz bir fiil. O yüzden tu halini kullanıyorum. Tu, çu, bir de kişi ekini kullanacağım. Ligori kırdeyi tekşandı. Tu çui, sen gittin. Piştite, senden sonra ez hadim, ben geldim. Gitmek ve gelmek, bunlar geçişsiz fiil. O yüzden nesne almaz. Preseptüneye, kırdeharu dimine, özne yalın halde kaldı. Ligori kırdeyi tekşandın, özneye göre de çekimledik. Şimdi biraz daha geçişsiz, nasıl bileceğiz biz geçişsiz ya da geçişli olmasını? Biraz bunun üstünde duralım. Burada çok güzel ipuçlar var. Böyle liste yapmaya çalıştım. Sizin de daha kolay tespit edebilmeniz için. Şimdi birincisi dedik ki
nesne yoktur arkadaşlar. Breser tüneye, ango bersiva çiye tüneye. Nesne yoktur. Yani nenin cevabı yok. Şimdi Türkçe'de biz bunu öğrenirken okullarda hep neyi ve kimi soruların cevabını yok diye öğreniyorduk. Neyi ve kimi sorularının cevabı yok. O zaman geçişsiz oluyor. Örneğin es hatim, ben geldim. Şimdi bakalım yani ne'nin cevabı var mı? Ben ne geldim? Saçma oluyor değil mi? Ben araba geldim olmaz örneğin. Ben arabayla geldim oluyor. Yani ben neyi geldim, ben kimi geldim? Bunların cevabı yok. O yüzden geçişsiz kabul ediliyor. Cevap yok. Versif ne? Peki geçişsizse ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradakileri yapıyoruz. Geçişsizse eğer kırda harudım yine özne yalın halde ve fiil de özne göre çekimleniyor. Bu kadar. Şimdi devam edelim diğer ipucumuza. Lekerin kubu bu ne çedibin ne gergözün. Yine güzel bir ipucu bu. Diyor ki olmak fiiliyle oluşan fiiller geçişsizdir. Hani birleşik fiiller olmak fiili oluyor diye bazen. Örneğin ez nehoşbum. Ben hasta oldum. Tumazın buyi. Sen büyüdün. Böyle bunun olmak fiiliyle oluşan tüm birleşik fiiller geçişsiz kabul ediliyor. Bir de arkadaşlar bunu bir yerde söylemiştim hatırlıyorum. Aslında neydi? Mesela ezimde hoşum ben hastayım demek. O ımkişekleri var ya onların aslında olmak fiili, tıpkı İngilizce'deki to be fiili gibi olmak fiili olduğunu söylemiştik. O hani emizar to be'ye dönüşüyordu. Bizdeki kişi ekleri ise buna dönüşüyordu. Mesela ezimde hoşum onun şimdiki zamandaki hali. Ezimde hoşbum onun geçmiş zamandaki hali ya da ezinle hoş bibim onun gelecek zamandaki hali. Aslında onların hepsi olmak fiili. Ya da büyümek. Bunu nasıl çevirebiliriz? Hasta olmak, büyük olmak gibi yani mantalite bu aslında. Yine ezmazınım, ben büyüğüm, şimdi büyüğüm. Ezmazın bum, ben büyüdüm. Ezemazın bibim, ben büyüyeceğim. Aslında o kişiliklerin hepsi olmak fiili. همو خرطافین کسانه درستیا خود lekera bu nene hevano. Evet, buna da tik attık. Bunu da öğrendik. Olmakla oluşan tüm fiiller geçişsiz kabul ediyor. Yine bu ne demek? Bu bizim öznemizin yalın kaldığı ve fiilimizin de özneye göre çekimlenmesi demek. Lekerin bandore hamula çedikin ne gergezin. Yine çok güzel bir ipucu arkadaşlar. Bu %90 oranında doğru. Yani bazı istisnalar var. O yüzden böyle belirttim. Diyor ki bütün vücudumuza eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa biz onu geçişsiz kabul ediyoruz. Örneklere bakalım. Çun gitmek fiili. Şimdi ben bir yere gidince benim bütün vücudum hareket ediyor. Bütün vücudum gidiyor. O yüzden bu geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. Hatin gelmek fiili. Yine bir yerden gelince bütün vücudum geliyor. O yüzden bütün vücuduma etki ettiği için bu fiil geçişsiz kabul ediliyor. Ketin düşmek, bütün vücudum düşüyor. Vastan yorulmak, bütün vücudum yoruluyor. Mirin ölmek, bütün vücudum ölüyor. Bu şekilde bütün vücudumuza etki ediyorsa arkadaşlar geçişsiz kabul ediliyor. Yine bu ne demek arkadaşlar? Geçişsiz kabul edilmesi demek. Öznenin yalın, fiilin de özne göre çekimlenmesi demek. Pıraniye lekerin kubu yine kadın ne gergözün. İnle biten fiillerin çoğu geçişsizdir. Bunu zaten şeyde görmüştük. O fiilleri öğrenirken, türemiş fiilleri öğrenirken söylemiştik. İnli oluyorsa hep kendi kendine olma anlamı var. Yani kendi kendine oluyorsa ne demek? Arkadaşlar nesnemiz yok demek zaten. Bir nesnemiz yok orada. Bu anlama geldiğini de söylemiştik. Hatta o zaman demiştik bunlar geçmiş zamanda işimize yarayacak. Evet geçmiş zamanda inle bitiyorsa çoğunluğu ama yine istisnalar var her dilde olduğu gibi. Geçişsiz kabul ediliyor. Örneğin gerin gezmek, fırın uçmak, barin yağmak, bazin koşmak, karisin donmak, kelin kaynamak. İlle biten fiillerin çoğu. Birkaç tane çıkarırsak sanırım hemen hemen hepsi de diyebiliriz. Geçişsiz kabul ediliyor. Hatta arkadaşlar şimdi bir örnek vereceğim. Örneğin ahvin ya da peyvin konuşmak demek. Aslında ahvin ya da peyvin bunun geçişli olması gerekiyor değil mi? Çünkü ne konuştum? İşte bir şey hakkında konuştum, haber konuştum falan. Yani ne sormuştum, neyi konuştum diyebiliyorum. Bir cevap var. Ama arkadaşlar in ile bittiği için biz onu da geçişsiz kabul ediyoruz. Ve o yüzden es ahvim, es peyvim diyoruz. Min ahvi demiyoruz. Yine es yani öznemiz yine yalın kalıyor. Normalde geçişli olması gerekiyor ancak inle bittiği için
yine biz bunu geçişsiz kabul ediyoruz. Ya da arkadaşlar mesela akıvin, peyvin konuşmak demek, haberdan da konuşmak demek. Haberdan ya da kısekırın da konuşmak demek. Arkadaşlar örneğin orada da dan yani vermek, aslında bir şeyi vermek geçişli ya da kısekırın yapmak, bir şeyi yapmak geçişli. Sırf bu fiillerden dolayı min haberda, min kısekır ama es akıvim, es peyvim. İnle bitenler geçişsiz gibi çekimleniyor. Diğerleri geçişli gibi çekimleniyor. Anlam aynı anlam olmasına rağmen. Böyle, Ember devam bakın. Şimdi arkadaşlar bazı fiilleri tüm kişilere göre çekimleyelim dedik ki. Geçişsiz ise nasıl anlıyoruz geçişsiz olmasını? Şu kurallardan anlıyoruz. Özne yalın ve özneye göre çekimleniyor. Çun kokaviçiye demaboride edem himbun ten eminneyi babicin çuma destemede jibo eze esçum bo tuye tu çuyi bo eve evçu evçuyena evçu evci istisna dema boriye emi kasektin begerin vedere jibo em hun evşka به همان شکل چیدن یعنی برای قرطافین kesane به همان şekline emçun, hunçun, evçun. Arkadaşlar şimdi çunda ne var sonunda neye attık? Çu kaldı şimdi geçmiş zaman kökümüz. Bütün kişilere göre artık çekimleyebiliriz kişi şeklini kullanarak. Esçun ben gittim, çu'yu sen gittin, evçu o gitti. Arkadaşlar burada dikkatinizi çeksin. Üçüncü kişi eki yok. Evçu'ye demiyorum artık. Geçmiş zamanda Kartafak esasem evçune üçüncü tekil kişi eki yok arkadaşlar, kullanılmıyor. Emhun evçun biz gittik, siz gittiniz, onlar gittiler. Bilmeniz gereken şey ev için e kullanılmıyor artık, e ya da y. Şimdi devam edelim. Hartın gelmek, neyi gelmek, kimi gelmek cevabı yok. O yüzden geçişsiz fiil ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden geçişsiz fiil. Ne yapıyoruz? Geçişsiz fiil olunca ez grubundaki özneleri kullanıyoruz. Zamirleri kullanıyoruz. Es hatım, tu hati, ev hat, disa kartapak esasayem tuneye, em hatın, hun hatın, ev hatın. Lekeram man. Tene ne heye ne çu kokavi destemede ma. Em gori hamu kesan em çekin ledi sabala xobidin. Yek gavaz çeki diminim hamu laşimin dimine. Şperviç ezi kartafen ay binaken xarubu karbinem. Anji ez çimam bersif tune. Şperve em vek neger göz kabul dikin. Em nihal gori cinapkan çekin ez mam tumay evma disa kartapak esasayem tuneye emhun evman. Mirin in heye in çu destemede mirma em li gori hemû kesan bikişinin ez mirim tu miri ew mir disa kartafa kesasiyem tuneye em hun ew mirin çok ji bo kesên pirşimar kartaf bi heman şekli çêdibin aynine. Me got çi ya girîngçiye kartafa kesasiyem yani ji bo ewê tu kartaf nayê bikaran tuneye evanî. Lêkerên cewî dîsa ev jî belê rewşeke xweş e ji ber ku hinek cana serime tevlî hev dibe em rastiya wan binêrin. Arkadaşlar lêkerên cewî bunu böyle ikiz fiiller gibi çevirebiliriz yani ikiz şekillenen fiiller gibi. Şimdi burada iki tane kullanım göreceğiz. İkisinin de doğru olduğunu göreceğiz. Eminim böyle biraz bilenler varsa evet böyle de söyleniyor aslında böyle de söyleniyor diyeceklerdir. Şimdi gerin gezmek dedik. Ne varsa ne gidiyor, ın varsa ne gidiyor. Burada ne var, ne attık. Geri kaldı değil mi kökümüz? Normalde nasıl demem lazım? Ez gerim. Ben gezdim. İşte neyi gezdim, kimi gezdim olmadığı için ez diyeceğim buna. Mın demeyeceğim. Ez gerim, ben gezdim. Peki biz bunu daha çok nasıl söylüyoruz ya da nasıl duyuyoruz? Ez geriyam gibi duruyoruz. Ez geriyam. Bu şekilde duyuyoruz. Neden arkadaşlar? İşte bu leykerin cevi formatına giriyor ve her iki kullanımda doğru. Her iki kullanımda doğru. Bunu da söyleyebilirsiniz, bunu da söyleyebilirsiniz. Asla yanlış değil. Bazin koşmak. Ne var ne gitti. Ez bazim, ben koştum. Ez baziyan, yine ben koştum. İkisi de doğru. Barin yağmak. Ne var ne gitti kökten. Bar kaldı kökümüz. Bari kaldı kökümüz. Baran bari, yağmur yağdı. Ya da baran bariya, yine yağmur yağdı demek. Kelin kaynamak. Ne var ne gitti. Af keli su kaynadı, af keliya su kaynadı.
aynı şey. Kenin gülmek. Ev kenin onlar güldüler. Bakın keni kökümüz değil mi? Ne var ne gitti. Bir de çoğul kişi eki kullanılmış. Üçüncü çoğul kişi. Ev kenin onlar güldüler. Ev kenyan yine onlar güldüler. Vastan ya da vastin ikisi de yorulmak demek. Sözlükte böyle de görebilirsiniz, böyle de görebilirsiniz. Şimdi ne var ne gitti? Ya vasta ya da vasti her ikisi kaldı kökümüz. Ez vastan ben yoruldum, ez vastin ben yoruldum. Ya da ez vastiyan yine ben yoruldum demek. Her iki konuda doğru. Dikkatinizi bir şey çeksin. Bu hangi durumda oluyor arkadaşlar? Bu inle biten fiiller için oluyor. Yani her iki kullanımda duyabilirsiniz. Çoğunlukla bunu duyarsınız ama. Şu formu daha çok duyarsınız. Hatta sanırım böyle dile daha güzel mi geliyor? Belki o yüzden artık bu şekilde yerleşmiş. Ney nerede ma boruya sade. Neyin ya hemu demin bori bneyi çedbin. Hevano hemu demin bori. Bili ve deme se demin bori dinjene yeni sereke. Neyin ya hemu yan bneyi çedbin. Emel Begar Mina Kançı Biner'in çava çetpe. Arkadaşlar şimdi olumsuz formunu görüyoruz. Burada diyor ki bütün geçmiş zamanların olumsuzu ne ile yapılır? Yani fiilin başına ne getirilerek yapılır. İşte bu neye benziyor? Gelecek zamanda da ne yapıyorduk değil mi? Bu yatıp yerine ne getiriyorduk? Burada da öyle. Sadece bir şey atmamıza gerek yok. Çünkü geçmiş zaman eki yok aslında arkadaşlar. Sadece geçmiş zaman köküyle bir zaman oluşturuyoruz. Artık bir ek olmadığı için sadece hiçbir şey atmıyoruz. Asıl fiilin önüne getiriyoruz. Hep yaptığımız gibi. Es hatim mali le huşkamın bimin ve nehat. Es hatim ben geldim. Es hatim mali ben eve geldim. Le huşkamın bimin ve nehat ama kız kardeşim benimle gelmedi. Eğer ben olumlu yapmak isteseydim ne diyecektim? Bimin ve hat diyecektim. Benimle geldi. O benimle geldi. Çünkü kişi olduğu için üçüncü tekil eki yok. Hatından sadece hat kaldı elimizde. Ama olumsuz yapıyorum. Ne yapıyorum? Sadece başına neyi getiriyorum? Emneketin azmine. Biz sınava girmedik. Eğer ben bunu olumlu yapmak istersem emketin azmine. Biz sınava girdik. Olumsuz yapacaksam sadece fiilimin önüne ne getiriyorum? Neketin azmine girmedik. Evdohşev zu raneza. O dün gece erken uyumadı. Arkadaşlar siz kendinize düşünün. Burada ne niye başta değil, niye ortada? Çünkü tıpkı bizim işte şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda da böyle üstünü çizdiğimiz gibi eğer bir fiil ön ek alarak türemişse, örneğin burada razan, ra ön ekini görüyoruz. Böyle zamanlarda neydi? Hep eklerimiz ortaya geliyordu. Çünkü ne demiştik? Bizim için her zaman asıl fiildir. O yüzden olumlu zaman ekleri, olumsuzluk eki hep böyle asıl fiil kökünün önüne geliyor demiştik. Aynı kural burada da geçerli. Artık bir daha özellikle bunun için bir sayfa oluşturup böyle açıklamaya gerek yok. Çok fazla üstünde durduk. Üçümanne çüy seyrane. Sen neden pikniğe gitmedin? Şimdi çüy seyrane dersem sen pikniğe gittin. Ne çüy dersem başına neye geçirsem artık onu olumsuz yaptım. Zilan he ve ne gerya mali. Yine ne görüyoruz? Gerinden ve gerin. Gezmekten dönmek. Zilan hala eve dönmedi, varmadı. Bir örnek alarak türemiş bir fiil görüyoruz burada. Böyle fiillerde ne oluyordu? Ne hep ortaya geliyordu arkadaşlar. Yani asıl fiilin önüne geliyordu. Burada da asıl fiilimiz gerin. Gerinde ne var, ne gitti, geri kaldı elimizde. Bu işte inle biten az önce gördüğümüz şey. Lekerin cevi ikiz şekillenmiş bir fiil. Vene gerimale ya da vene gerimale her iki formda doğru. Belin hal vermet nekeye min evmetin hinkerasa diye min vergirt. Yani ne min nevisan. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Buradaki örneklerle biraz daha oturtalım geçmiş zamanı. Rokan felat keshene u evneka dinav beraxode dağıtın kambinerin çıdıbeyşin. Felat tudo likudere buyi. Megotçı lekerin kubu bune çedbin. Hamu neger gözün. Şiberviji evvek tumaye. Edinette tumaye. Tudo likudere buyi. Felat sen dün neredeydin? Neredeydin? Şimdi tulkudereyi dersek sen neredesin? Ama ne demiştik? Kişi eklerinin geçmiş zaman hali aslında bun olmak fiili. Bununla olan bütün fiiller de her zaman zaten geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden özne sade kaldığı, özne göre çekimlendi. İyi almış burada kişi ekleri. Ez litegerim
Ben seni aradım. Bakın gerim. Bu gerim fiili aslında bu le gerin yani birini aramak bu gezmek değil. Çünkü l ile kullanıldığını görüyoruz. Yine inle bittiği için ama neyle bittiği için neyi attım geri kaldı elinde. Ben seni aradım. Arkadaşlar bu da yine şey bir fiil aslında. Ben neyi aradım, kimi aradım aslında geçişli olması gerekiyor ama ne demiştik? İnle bitenlerde böyle bir şey var. İnle bitenler çoğu zaman yine geçişsiz kabul ediliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bes ez ne göçtüm de yine bunu ne giyiştim ne gıhaçtım ikisini de söyleyebilirsiniz. Ama bu ama yerine kullanılıyor. Le de diyebilirsiniz. Sana ulaşamadım. Gıhaçtın ulaşmak ya da giyiştin her iki formda doğru. ın var, ın gidiyor sonunda. Ez'e göre çekimliyoruz. O yüzden ın geldi kişi eki ve sana ulaşmadım. Olumsuzluk ekini başına getirdik. Do ez çum guntro kancan. Ferhat Beçe do ez çum guntro kancan. Lekera tüneye pır heysanet gore ezi hat yakşandın. Ez çum ez bersif tüneyeş bervişi neger göze li gore ezi tekşandın. Anca hamula şimin diçe li gore ezi tekşandın. Xeyr bu. Disem forma bori dibinin. Çima hevano çi berko ez bejim xeyre. Ev daman haye leme çi got me got kartafên kesane giş lekera bunene çi bo wî jî gavan werdigerinin dema borî ediwek forma bu em dibînin forma bu çi bune dişi neçû. Arkadaşlar dedim ki şimdi ben hayır dersem hayırdır, hayre. Yani şimdi hayırdır. Aslında şimdiki zaman ya da geniş zaman cümlesi. Ama hayır böyle nasıl çevireyim? Hayırdı yani ne oldu gibi söyleyeceksem artık ne dedik? Kişi eklerinin hepsi aslında bun olmak fiili dedik. O yüzden geçmiş zamanda bu ile olan formu görüyoruz. Zaten bunda söyleyecek bir şey yok yani zaten olmakla oluşursa ne gergez falan. Bir de bun neyle bittiği için neyi attık? Artık geçmiş zaman halini kullandık. Da biramın ne hoş bu. Aynı şeyi görüyoruz. Diyor ki büyük annem hastalandı. Şimdi ne hoş edersem şimdi hasta. Ne hoş o hasta. Ama hastalandı artık o kişi ekini bu olan formunu görüyorum. Geçmiş zamana çeviriyorum çünkü. O hastalandı. Ne hoş bun. Yine bununla oluştuğu için burada öznemimizin büküme uğramaması gerekiyor. Ama burada bir tamlama var. Da biramın büyük annem diyoruz. Benim büyük annem. Eğer ben burada isim kullansaydım örneğin da biramın ismi Navi da biramın biraz çıbbe bila Fatih bebe. Yani bir isim kullanacaksam ben eğer büyük annemin ismini kullanacaksam artık orada büküm halini kullanmama gerek yok. Zaten bunu öğrendik geçişsiz fiillerde. Çünkü özne hep yalın kalıyor. Ez çum Serdan Bey. Ben onu ziyarete gittim. Serdan şey demek böyle. Aynen ziyaret gibi çevirebiliriz. Onun ziyaretine gittim. Gitmek fiili, geçişsiz bir fiil. Neyi gittim, kimi gittim cevap yok. Ya da bütün vücudumuz gidiyor. O yüzden yine geçişsiz. Özne yalın, fiil özneye göre çekimlenmiş. Hevi dıkım kunne ne hoşçaka grambe. Pardon arkadaşlar. Umuyorum ki ağır bir hastalık değildir. Yani aynen ağır bir hastalık değildir. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biraz alakasız konuyla. Burada ne hoşı gibi görüyoruz. Şimdi önceden bunu bazen yorumlarda da soru olarak soruyorsunuz. Ben hepsini aslında i ile yazıyorum. Önceden y'nin önündeki i'yi biz ı formunda yazıyorduk. Yani bu bizim i'miz ya. Çünkü işte şey deniliyordu. Çünkü o y'den dolayı bir yarım i sesi zaten çıkıyor. Bir daha i yazmamıza gerek yok falan deniliyordu. Ama sonradan bu kural değişti. Son 3 senedir, 2-3 senedir hatta değişmeye başladı. Şimdi biraz daha oturdu. Artık i'yi i olarak yazıyoruz. Çünkü diyoruz ki kökün asla değişmemesi gerekiyor. Bu kuraldan dolayı bazen kelimelerin kökü değişiyordu. O yüzden değişti bu kural. Hala böyle yazan var. Şimdi iyi gibi yazan var. Ben çoğunlukla iyi gibi yazıyorum. Tercihi de size bırakıyorum. Kitaplar yanlış diyor ama onu söyleyeyim. Ben demiyorum ama ben de iyi gibi yazıyorum artık. Bu da kitabın eski çapı olduğu için. Türkiye'de çap deniyordur umarım. Jiber çapak evne jiber bir şey heji ve ıder bastı be. Naha çabaya şimdi nasıl? Naha baştıra şimdi daha iyi. Bakın buradaki her şeyi biz gördük. Baştır daha iyi. Yani eğer eksikleriniz varsa mutlaka birinci kura bakın. Bir de arkadaşlar birinci kurda 29 tane konu verdik biz. Aslında birinci konu konusu o kadar fazla değildi. Ama hem işte o Covid dönemi herkes evdeydi çıkamıyoruz dışarı.
Sizin de çok iyi faydalanmanızı istedik. O yüzden aslında ikinci kur konularının çoğunu da orada vermiş olduk. O yüzden güzel konular var. Eğer böyle kafanıza koyduysanız, çalışmak istiyorsanız teker teker başlayarak gidebilirsiniz. Sıralaması güzel, hepsi birbiriyle alakalı ve hepsi birbirinin üstüne eklenerek devam ediyor. O yüzden mesela bir derste gördüğünüz bir kelimeyi işte 2 ders sonra da görebiliyorsunuz ya da bir kalıbı. O yüzden eksikleriniz varsa öyle işte baştır, daha iyi. Yani bu tür şeyler varsa dönebilirsiniz o derslere. Derbasibe geçmiş olsun. Spastım ve doçıkır. Teşekkür ederim. Sen dün ne yaptın? Burada ne görüyoruz? De. Sen ne yaptın? Şimdi bu bir diğer dersimizin konusu ama yapmak fiili, neyi yapmak, kim yapmak geçişti. Böyle söyleyip kapatmış olalım şimdilik bu konuyu. Tu beştar civini bu. Sen toplantıya katıldın mı? Beştar bun katılmak, bununla oluşan bir birleşik fiil. O yüzden ne yaptım? Öznemi yalın halde kullandım ve fiilimi de özneye göre çekimledim. Beli, evet. Çava derbas bu. Nasıl geçti? Yine derbas bun geçmek fiili. Bununla oluşan fiiller hepsi geçişsiz. Çava derbas bu direkt kullanıyorum. Eğer ben burada şey deseydim, yani toplantı nasıl geçti deseydim, civin çava derbas. Yani civini yalın halde bırakacaktım değil mi? Artık bütün halini kullanmayacaktım. Bu kuraldan dolayı yani olmak fiiliyle oluşan her şey geçişsiz. Geçişsiz de özne yalın kalıyor. Özne yalın kalıyor ve özneye göre çekimleniyor. Geleki baş bu. Çok iyiydi. Yine baş bun iyi olmak. İyiydi diyorum. Bun ile oluştuğu için geçişsiz kabul ediliyor. Yine civin baş bu. Bu şekilde oluyor. Bir de işte geleki baş bu çok iyiydi. Zav baş bu çok iyiydi. Pır baş bu çok iyiydi. Böyle bunların hepsi çok demek oluyor. Kullanmak da size kalmış hangisini kullanmak isterseniz. Jibilite senin dışında senden başka hemo havar hatın. Tüm arkadaşlar geldi. Çoğul olduğu için çoğul olarak çekilmemiş hatın fiili. Jibilite senin dışında burada jibili bir daha çek gördüğümüz için hatta jibilite senin dışında böyle bir tamlama da olduğu için bütünlü hali kullanıldı. Bunu da bir şeyde görmüştük. Kahanek dersimizde görmüştük. Yani bağlaç dersimizde görmüştük bu bağlacı. Bunu da söylemiş olayım. Beli hevanon hajem derbasi hindari ekibibin. Disa vek hergav peşi ez beşim un jinek bifikrin u em hevdure libers ve binerin. Tudona bir çıma bimere hatın neyni şanoye. Diyor ki sen dün değil ondan önceki gün, bu bir işte o 2 gün öncesi anlamını veriyor. Yani dün değil ondan önceki günün anlamını veriyor. Bimere bizimle, neden bizimle tiyatroya gelmedin? Emeçi bakın, hatın heye, ın heye, ın çüteni destemede hatma, ezbejim hat, jbotuye mi bilçinin, hati şanoye tiyatroya geldin. Emin neyini bakın, neyini demetçi dıkır, tenime ne de ani peşavi, nahu emeçi hava bilçin, bimere, ne hati şanoye. Karete, kengi, kadim. Dıvırda ne heye ne çu, ev iye ne iye bala xobidin, tenin ne çu, kadima. Ez bejim karete kengi, şa bejim agot zekerin ceviye ev, yani du form hene her duşi raste. Kadi anşe kadiya, her duşi raste. Ma bıtara nokta heye, peyvin neyini, heval nomeçi got, ne heye ne çu peyvi mavek kok, eze forma neyini bikim ne denim ne bin peşavi ne peyvi. Bu evi ji kartafa kesane tüneye ne hozi rast usa bejim ne peyvi. Arkadaşlar işte bu istisna olan fiillerden birini görüyoruz. Peyvin konuşmak. Ne var sonunda ne gitti? Peyvi kaldı elimde. Olumsuz yapacağım ne peyvi oldu. Üçüncü kişiye göre çekilmeyeceğim. Dedim ki üçüncü kişiye ki yok geçmiş zaman için. Bir şey getirmiyorum ne peyvi. Ev bıtere ne peyvi. O seninle neden konuşmadı dedik. Ama burada konuşmak fiilini görüyoruz. Aslında konuşmak geçişli bir fiil. Çünkü neyi konuşmak, kimi konuşmak bunların cevabı var. Ama inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor arkadaşlar. O yüzden öznemiz yalın halde, sade halde kullanılıyor burada. Ez lisensure ji dayık bun. Lekere ji dayık bun. Lekere ke heve dudan yem dibinin. Ya da bun heyeç, bu iş bersivame hesane bun hebe ne gergöz. İşte kırda harumaye, ligori kırda yuverek çandın.
Gori ezeji ne heyemin ne abi ez lisemsure jidayik bum. Jidayik bum doğmak arkadaşlar. Doğmak. Bun var o yüzden geçişsiz. Ez'e göre çekimleyeceğim yani özleme göre çekimleyeceğim. İşte özlem sade yalın halde kalıyor. Ne yapıyorum? Ne var fiilinde neyi atıyorum. O yüzden ez'e göre de çekimlersem me getiriyorum. Ez için olan kişi ekini. Jidayik bum. Ben Semsur'da Adıyaman'da doğdum. Oldu. Parna perar. Yine bir per görüyoruz burada. Bu da arkadaşlar parna perar bir kalıp geçen sene değil ondan önceki sene. Yani yine o bir önceki anlamını verdi. Emdi batlani de biz tatilde, batlani tatil demek. Lekera çune heye ezigori emi bıkşinim. Naho em çun vane biz tatilde Van'a gittik. Arkadaşlar şimdiki zaman geçmiş zaman kökü sadece çu ya çok fazla şimdiki zaman kökü diyorum çünkü hep ağız alışkanlığı ya onu bir sürede kullandık. O yüzden kusura bakmayın umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Geçmiş zaman kökü sadece çu ne var ne attık. Em'e göre çekimledik. Em için olan kişi şeklini getirdim. Neyi getirdim? Em çun gittik oldu. U ave disazeli gori emi bükşini ketin in heye in çu ket maddestiminde ligori emi em ketin ave. Ez irozu jikar derketin ez çi derketin bersirtine anca hamula aşemi derkeve jiberveji ne gergöheze jiberveji gori ezi verek şandın in heye in çu cevideci ligori ezi kartafa kesane hat derketin. Ev saat dışı şande gaçtın hefbeyvini. Gıhaştın, ez çi gaçtın tüneye, anja hamulacimin digije, hamulacimin digije, şberveji neger göze, ligori evi verek çandın, heke yekşimar be, yekşimar, pırışımar, ez çabejim, inçu kokma destemede, ev gıhaştın. Bakın bu diyare ku pırışımare. Beli hevalin heja, دوانامه بداوی بو هفتادم وقت مگود امی ایدیش بوله کرین گرگوهز امی لدمابوریا ساده آنچی لدمابوریا دیدی بنیرن her du form çırasın demaborya sade demaborya dediği hemen mücadele ko em irohini himbun hevi dikmiş boğaşı suda var bu ya brastit işte ki onu haş ver bakın tune vak ne vak mugod yani ne vakle demanı ha demafreh demabehe yani seni ın hebe ın diçe, ne hebe ne diçe, işte kırda harudum yine, gori kırda tek çandım. Seni ev rege senedi burada. Lütfen bilirim. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Güzel bir dersti, çok önemli bir konuydu. Ben de bu materyali hazırlarken böyle sizin işinizi kolaylaştırmaya çalıştım o kurallarla. Umarım anlayabilmişsinizdir, faydalı olmuştur sizin için. Unutmuyoruz. Ne var arkadaşlar? Sade geçmiş zamanda yani görülen geçmiş zamanda sanırım böyle çevriliyor. In varsa in gidiyor, ne varsa ne gidiyor kökünde. Bunu öğrendik. Öznemiz yalın halde kullanılıyor. Özneye göre çekimleniyor. Bunu öğrendik. Bir de üçüncü tekil kişi için herhangi bir ek olmadığını öğrendik. Yani kişi ekinin kullanılmadığını öğrendik. Bu kadardı bugünkü dersimizin konusu. Diğer derste geçişli fiiller için geçmiş zamanda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Yardım xeratın ferqa kurdi. İro emek dema borya sade, anjiz dema borya dedeyi berdevam bikin. Livve cari emel ser lekerin gergühez bisekin. Duane bori de jbo lekerin ne gergühez dema bori çava çedbe, emhin bubun. Nahaciz heke leker gergühez be çava çedbe, emehin livve bibin. Arkadaşlar 8. dersimize hoş geldiniz. Yine basit geçmiş zamandan devam edeceğiz. Ya da görülen geçmiş zaman ya da dili geçmiş zaman her ne diyorsanız. Ancak bu 8. dersimizde artık Türkçeden ayrılan kısmını göreceğiz. Türkçeden farklı kısmını göreceğiz geçmiş zaman için. Çünkü bu dersimizde eğer fiil geçişli ise geçmiş zaman cümlesi nasıl kurulur? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Diğer derste ne dedik? İşte
geçişli değil ise yani nesne almıyorsa ne oluyordu? Özne hep yalın halde kullanılıyordu ve biz fiili özneye göre çekimliyorduk. Fiil kökünü bulmak çok kolaydı. Bunların hepsini öğrenmiştik. Şimdi bu dersin ayrıntılarına geçelim. Dîsa nekeye em bi hevdûre bixwînin. Merhaba hevalîzinar. Hêvî dikim rewşate baş e. Bibore min nameya te dereng bersivan. Min dest bi karekî nû kir. Lewma min derfet nedît ku ji te re binivîsim. Ted nameya xwe de gotiye ez nexweş ketim. Li xwe miqatebe. Heke pêwîstiyekî te hebe min haydar bike. Li gel silavan berîtan. Bila bala we jî bikişîne divir de min heye, te heye. Ango cînavkên tawan dihene, cînavkên xwe rûtûne. Tev jî hevokên dema borîne. Lê cînavkên me ne xerûne, tawan dîne. Arkadaşlar şimdi burada bazı geçmiş zaman cümleleri geçiyor. Bunların hep birlikte tek tek analizini yapalım. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey kullanılan zamirlerin bükümlü zamir olması. Şimdi o cümleler burada ayrıntısıyla yazıyor. Bir tek tek analiz edelim. Min nameyatta bersivand. Ben mektubunu cevapladım. Bakın tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama ez yok, onun yerine min var. Ya da min dest bikare kir. Ben bir işe başladım. Yine tipik bir geçmiş zaman cümlesi ama bükümlü zamir var. Min derfet nedit. Derfet ditin böyle fırsat bulmadım. Böyle çevirince böyle düşünebilirsiniz. Ben fırsat bulmadım ya da te dinamaya hodegot. Ez ne hoş getim. Te dinamaya hodegot. Sen mektubunda söyledin. Arkadaşlar burada dikkatimizi çekmesi gereken şey buradaki fiillerin hepsinin nesne alması. Şurada kırmızıyla belirttiklerimin hepsi nesne. Örneğin min nameyate bersivan dediğimde ben mektubunu cevapladım. Ben neyi cevapladım? Mektubunu. Bakın neyi sorusunun cevabı nesne olarak karşında. Ya da min dest bikare kir. Ben bir işe başladım. Ben neye başladım? İşe arkadaşlar. Min derfet nedid. Ben fırsat bulmadım. Ben neyi bulmadım? Ben fırsat bulmadım. Ya da ted namaya hodegot. Sen mektubunda söyledin. Neyi söyledin? Ez ne hoş getim. Hasta olduğunu söyledin. Bunların hepsi bize neyi cevabını veriyor? Neyi sorusunun cevabını veriyor? O yüzden bu fiillerin hepsi geçişli. Yani şunu diyebiliriz. Eğer fiilimiz geçişliyse kullanılan zamirler bükümlü zamir olmalı ya da özne de büküme uğramalı. Şu cümleye bakalım. Ez ne hoş ketim. Ez ne hoş ketim. Ben hasta düştüm. Tam karşılığı bu. Yine ketin fiilinin geçen derste geçişsiz bir fiil olduğunu görmüştük. Çünkü ketin böyle girmek, düşmek anlamlarını veriyordu ve bir fiil böyle bütün vücudumuzu etkiliyorsa geçişsizdi, değil mi? Ya da neyi düştüm? Cevabı yok. Bu yüzden geçişsiz. Eğer geçişsiz ise tıpkı buradaki gibi özne yalın halde, eğer geçişli ise tıpkı buradakiler gibi özne bükümlü halde olur arkadaşlar. Dediğim gibi Türkçe'de tek bir karşılığı var. Ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben gittim. Ama Türkçe'de durum bu yönden değişiyor. Burada bazı cümleler var. Şimdi bu cümlelere de tek tek bakalım. Hevalamıcı Ahmet Ehad. Arkadaşım Ahmet'ten geldi. Arkadaşlar neyi geldi? Cevap yok. Kimi geldi? Cevap yok. O yüzden öznenin bükümlü halde olması gerekiyor. Eğer ben burada isim kullansaydım mesela ev Ahmet Ehad diyecektim. Yani ev sade halde, yalın halde olacaktı. Min ev peçvazikir. Ben onu karşıladım. Ben neyi karşıladım, kimi karşıladım? Cevap var. Onu karşıladım. O yüzden bükümlü halde. Em cimali derketim. Biz evden çıktık. Biz neyi çıktık, kimi çıktık? Cevap yok. Ya da bütün vücudumuz çıkıyor. O yüzden geçişsiz. O yüzden yalın halde. Em çün Taksim'e. Biz Taksim'e gittik. Yine hem bütün vücudumuz Taksim'e gidiyor, etkileniyor. Hem de neyi gittik sorusunun cevabı yok. O yüzden özne yalın halde. Em hatta Karaköy'e meşyan. Biz Karaköy'e kadar yürüdük. Hem bütün vücudumuz yürüyor. Hem neyi yürüdük cevabı yok. Hem de demiştik ki inle biten fiillerin çoğu zaten geçişsiz kabul ediliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı yine yalın halde öznemiz. Melvur masihar. Biz orada balık yedik. Neyi yedik? Balığı yedik. Bir cevap var ya da huarın fiilinin burada geçişli olduğunu anlıyoruz ve o yüzden öznemiz büküme uğramış. Merrojeke hoşlar bastır. Biz güzel bir gün geçirdik. Biz neyi geçirdik? Güzel bir günü geçirdik. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Vejmıratıştek negot. O bana bir şey söylemedi. Neyi söylemedi? Bir şeyi söylemedi. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Bakın bükümlü zamir kullandım.
Ez hatta şebeke kabitim. Ben sabaha kadar çalıştım. Arkadaşlar aslında neyi çalıştım? Belki bunun cevabı vardır. Matematiği çalıştım, dersi çalıştım. Ancak inle biten fiillerin istisnası olduğunu söylemiştik geçen dersimizde. O yüzden yine geçişsiz kabul ediyor ve yalın halde öznemiz. Vicdikane kolaya zerkri. Vicdikane kolaya zerkri. Vic'i kri, o neyi aldı? Kolaya zer. Cevabı var değil mi? O yüzden burada yine ne görüyoruz? Evin vi'ye dönüşünü, yani bükümlü halde kullanıldığını görüyoruz. Ve juharine haznekir. O yemeği sevmedi. O neyi sevmedi? Yemeği sevmedi. Cevap var. O yüzden bükümlü bir zamir görüyoruz. Peki eğer zamir değil de isim olursa ne olacak? Zelal juharine haznekir. Yine neyi sevmedi? Yemeği. Cevabımız bize gösteriyor ki bu bir bu bir geçişli fiil. O yüzden eğer isim kullanacaksam da bükümlü halini kullanacağım. Zelal kadın olduğu için kadın büküm ekiyle bu ismi büküme uğrattım. Sterkli batmani mazın bu. Mazın bun büyümek. Sterk batmanda büyüdü. Ne demiştik? Bununla olan tüm fiiller geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden sterk burada yalın halde. Eğer bu geçişli bir fiil olsaydı sterk diyecektik örneğin. Min name ekşen, ben bir mektup gönderdim. Neyi gönderdim? Bir mektup gönderdim. Bunun cevabı var. O yüzden bükümlü halde. Yani mantık bu. Eğer geçişsiz ise yalın halde öznem, eğer geçişli ise bükümlü halde. Zaten bükümü nasıl yapıyorduk? İşte büküm zamirlerimiz vardı, ismi bükümlü hale getirebiliyorduk. Hep aynı mantık devam ediyor burada. Bir de arkadaşlar şimdi biz geçen dersimizde bir fiilin nasıl geçişsiz olduğunu bazı kurallarla öğrendik değil mi? İşte o bütün vücudumuzu etkiliyorsa ya da inle bitiyorsa ya da içinde bun varsa ya da neyi kimi soruların cevabı yoksa o zaman hep geçişsiz oluyordu. Şimdi bununla ilgili bazı ipuçlarını bu sefer geçişli fiiller için verelim ki işimiz kolaylaşsın. Öncelikle bir bakalım gergözü tespit kırna lekeran. Fiilleri biz nasıl tespit edeceğiz? Buna bakacağız. Bresel heye, ango bersvatçiye heye. Nesne vardır yani ne sorusunun cevabı vardır. Türkçe'de de hani öğrenirken öyle öğreniyorduk ya, neyi kimi soruların cevabı varsa geçişlidir. Örneğin min xwar, min çi xwar, sev, nan, xwarın her vekidim bersifeye. Ben yedim. Ben neyi yedim aslında? İşte elma yedim, ekmek yedim, yemek yedim. Yani cevap var. O yüzden eğer cevap varsa, eğer nesne olmasa bile ben fiilim geçişli olduğu için özneyi büküme uğratmak zorundayım. Lekerin kubkırine çedibin gergöhezin. Kırın yani yapmak, etmek fiiliyle oluşan birleşik fiiller geçişli kabul ediyor. Peki aklınıza getirin. Geçişsiz olması için ne olması gerekiyordu? Bunun yerine ne demiştik geçen dersimizde? Eğer bir fiil bun yani olmak fiiliyle oluşuyorsa geçişsiz, onun buradaki karşılığı eğer yapmak, etmek fiiliyle oluşuyorsa geçişli kabul edilir. Yani kırın ile ilgili bütün birleşik fiiller, içinde kırın geçen bütün fiiller geçişlidir arkadaşlar. Ve mazınkır, o büyüttü. Aslında o neyi büyüttü? Örneğin o kızını büyüttü, o bir köpek büyüttü, o olayı büyüttü, bir sürü şey olabilir. Yani cevap var. Bir şeyi yapmak, bir şeyi etmek. O yüzden kırınla olduğu için bu geçişli. O yüzden öznemiz büküme uğramış. Tegermkir. Sen ısıttın. Sen neyi ısıttın? Yemeği ısıttın, suyu ısıttın, çorbayı ısıttın. Yine cevap var. Bakın burada özellikle nesne yazmama gerek yok. Av germkir dememe gerek yok örneğin. Nesne olmasa bile neyi ve kimi soruna cevap verebildiğim için bu bir geçişli fiildir. O yüzden de öznem büküme uğramış. Lekerin kurbandori perçek ile açedikin gergöhezin. Sersediğin otraste. Şimdi biz geçen dersimizde demiştik ki eğer bir fiil bütün vücudumuza etki ediyorsa tabii ki bu %100 olan bir kural değil. Bazı istisnalar var ama bütün vücudumuza etki ediyorsa geçişsizdir. Örneğin mir'in ölmek fiili bütün vücudumuz ölüyor. Geçişsiz, o yüzden işte esmirim diyoruz. Ama eğer bir fiil ya da bir olay sadece bizim vücudumuzun bir parçasıyla oluşuyorsa geçişlidir arkadaşlar. Örneklere bakalım. Huar'ın yemek fiili sadece ağızla oluyor. Ya da neyi yedim cevap oluyor. Got'un söylemek sadece ağızla oluyor. Ya da neyi söyledim bunun cevabı var. Bihistin duymak sadece kulakla oluyor. Ya da neyi duydum cevabı var. Avet'in atmak elle ya da ayakla oluyor. Ya da neyi attım cevabı var. Dit'in görmek sadece gözle oluyor. Ya da neyi gördüm bunun cevabı var. Yani vücudumuzun bir parçasını kullandığımız fiillerde eğer yani o fiil vücudumuzun bir parçasına etki ediyorsa o zaman o geçişlidir.
Bu da güzel bir ipucu ama dediğim gibi %90 yani tabii ki istisnalar olabilir. Devam edelim. Franya lekerin kubu andın edi kadın gergühezin. Andın ile biten fiillerin çoğu geçişlidir arkadaşlar. Bunun peki diğer dersteki karşılığı neydi? Eğer bir fiil in ile bitiyorsa geçişsizdi. Eğer andınla bitiyorsa da geçişlidir. Bu biz inle biten fiiller, andınla biten fiiller bu birinci kurda sanırım şimdiki zamandaydı. Bu fiiller üzerine bir ders yapmıştık. Orada aslında biraz ipucusunu vermiştik. Hani birinde inle bitiyorsa kendi kendine olma anlamı var. Andınla bitiyorsa yaptırmak anlamı var. O yüzden nesne oluşuyor demiştik, geçişli oluyor demiştik. Bakalım örneklere. Gerandın gezdirmek. Bakın gerandın birini gezdirmek. Gerin gezmek de değil mi? Kendi kendine gezersin ama gerandın gezdirmek, birini gezdirmek, bir şeyi gezdirmek. Zaten o biri bir şey dediğim şey benim nesnem oluyor. Yani zaten fiil geçişli oluyor. Frandın uçurmak, şandın göndermek, bazandın koşturmak. Örneğin bazin koşmaktı. O yüzden ez bazim ya da ez baziyam diyorduk inle bittiği için. Ama artık bazandın koşturmak oluyor. Min bazant demem gerekiyor. Min hesfaha bazant örneğin. Telin kaynamaktı. Av keli ya da av keliya. Bakın hiçbir büküm yok. Çünkü inle bitiyor. Ama kelandın kaynatmak oluyor artık. Min av keland. Artık orada min demem gerekiyor. Kalandın kızartmak. Kalin kızarmak. Kalandın kızartmak. Yine bir şey kızartırsınız değil mi? Bir yemeği, her eti. O yüzden cevap oluyor ya da andınla bitiyor. Diğer karşılığı. O yüzden fiilimiz geçişli arkadaşlar. Şimdi yine bu listeyi bence yazın bir yere. Tıpkı diğer dersin negergöhezi kısmında olduğu gibi kendiniz o karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Yani orada negergöhez olması için tüm şartlar aslında burada gergöhez olması için de var. Peki eğer fiilimiz gergöhez yani geçişliyse biz hangi sıralamayı takip edeceğiz? Heke leker gergöhez geçişli transitif ve leker breseri digre. Minak min ev got. Diyor ki eğer bir fiil geçişli ise fiil nesne alır. Dediğim gibi nesne cümlede yer almıyorsa bile gizli nesne olarak var. Örneğin min got dersem ben söyledim. Ama aslında bunun karşılığı ne? Ben onu söyledim örneğin. Ya da ben bir şeyi söyledim. Ama bir şey var orada değil mi? Özellikle belirtmeme gerek yok. Anlıyoruz ki nesne alıyor, nesne alabiliyorsa geçişlidir. Arkadaşlar bu sıralamayı takip ederseniz hiçbir yanlış yapmayacaksınız. Sonra tespit ettik geçişli. Yapacağımız diğer bir şey özneyi büküme uğratmak. Eğer zamir ise bükümlü zamirleri kullanacağız. Min, de, we, we, me, ve, one gibi. Eğer isim ise özneyi büküme uğratacağız. Örneğin Zozan bir isim, peki bunun bükümlü hali nasıl oluyor? Zozani. Mırat, mıradi. Zarok, eğer çoğul yapacaksam, çoğul halde büküme uğrayacaksam zarokan. Diğer yapacağımız şey, şimdi anladık. Özneyi büküme uğratıyoruz. Diğer yapacağımız şey ise arkadaşlar nesneyi sade bırakmak. Yani büküm eklerini kullanmamak. Jiberku breser harudimine ve min sefar. Ben elmayı yedim. Arkadaşlar şimdi bizim çok yaptığımız bir yanlış. Min sevan har diyoruz örneğin. Ben elmaları yedim. Ama bu yanlış. İki tane bükümü yan yana getiremeyiz. Eğer ben bunu min yapıyorsam ki harın fiili, yemek yemek fiili geçişli bir fiil yapmak zorundayım. O zaman benim nesnemi yani sev kelimesini yalın halde bırakmam gerekiyor. Şimdi devam edelim. Çok önemli bir kural. Leker ligori breseri tek şandın. Ango kartafen kesane ligori kırdeyi naim bıkaranin. Diyor ki fiilimiz nesneye göre çekimlenir. Özneye göre değil arkadaşlar. Yani kişi ekleri, özneye göre olan kişi ekleri kullanılmaz. Bu çok çok önemli bir kural. Çünkü işte tam da bu noktada Türkçeden ayrılıyor. Bunu nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Örneğin şöyle diyebiliriz. Ben seni gördüm. Aslında orada bene göre çekimliyoruz değil mi? Özneye göre çekimliyoruz. Ama görmek geçişli olduğu için bunun Kürtçe karşılığı biraz saçma gelecek ama ben seni gördün. Yani sene göre çekimliyorum orada. Yani nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Bu kural çok önemli. Şimdi örneklerimize bakalım. Min sev huar. Benim buradan anlayacağım şey birincisi huarın yemek yemek fiili. Geçişli bir fiil çünkü neyi yedim cevap var.
ya da vücudumun bir parçasıyla yani ağzımla yapıyorum. O yüzden geçişli ve direkt ezmına dönüştü. Eğer ben burada sev xwar dersem yediğim elmanın bir tane olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Peki bunu eğer birden fazla elma yediysem, 2 elma yediysem min du sev artık çoğul eki getirmem lazım. Xwarın demem lazım. Min du sev xwarın. Bakın min du sevan xwarın yanlış. Çünkü ben buraya büküm eki getiremem. Çünkü nesne sade kalır. Sadece özne büküme uğrar. Orada nesnenin çoğul olduğunu ben nereden anlıyorum? Fiilimdeki ekten anlıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Peşir ile kerebinere gergözan ne gergöze. Arkadaşlar geçmiş zaman cümlesi kuracaksak yapacağımız ilk şey fiile bakmak olmalı. Fiil geçişli mi, geçişsiz mi? Şimdi şurada geçen dersin küçük bir özeti var. Eğer fiil geçişsiz ise hekende gergöhezbe, kırda harudumine, vek estu evsa berdevam dike, öznemiz yalın kalıyor. Leker ligorik kırdeye tek çandın. Fiilimizde özneye göre çekimleniyor. Ama eğer fiil geçişli ise, arkadaşlar bu sıralama çok önemli. Gerçekten kendi öğrencilerimizde de görüyoruz. Böyle bu sıralamayla gidince yanlış minimuma iniyor. 1 yapmanız gereken özne büküme uğrar, gırda ditave. 2 yapmanız gereken bireysel harudumine, nesne yalın halde kalır, ek almaz, büküm eklerini asla almaz. Ya seyemci lekel gori bireysel tek şandın, fiil nesneye göre çekimlenir. Sizler minakake kam hevrabinirin ez, gevok, ditin. Ben, güvercin görmek. Şimdi biz bundan geçmiş zaman cümlesi yapacağız arkadaşlar. Önce bir bakalım. Ditin, görmek. Geçişli mi, geçişsiz mi? Neyi gördüm? Güvercini zaten nesnem önümde duruyor. Bir şeyi görürüm. Ya da ditin görmek gözle yapılıyor. Vücudun bir parçasıyla yapılıyor. O yüzden bir, ne diyorum arkadaşlar? Fiilim geçişli. Ditin gergöze. Peki, ditin gergöhez. Fiilim geçişliyse yapmam gerekenler neler? Kırdedı teve. O yüzden ez neye dönüşecek arkadaşlar? Bunu artık büküme uğratacağım. Ez min olur arkadaşlar. Artık min kullanmam gerekiyor yerine. Bireysel harudumine kevok yani güvercin sade halde kalacak. Hiçbir yer gelmeyecek. Bireysel kevoke. Yani bireysel amcişfahiye. Leker ligori bireysel tekşandın. Şimdi de fiilimi nesneye göre çekimlemek kaldı. Ben burada tekillik çoğulluk belirtmedim. Eğer ben desem ki min kevok dit ben güvercini gördüm. Eğer ben desem ki min kevok ditin ben güvercinleri gördüm olacak. Yani tamamen ben burada fiile gelen ekten anlıyorum nesnemin tekil ya da çoğul olduğunu. Asla özneye göre değil, nesneye göre çekimliyorum arkadaşlar. Şuradaki, şu ditin'deki ından da anlıyorum ki kevok orada pırıcım var yani çoğul. Min kevok dit ben güvercini gördüm tekil. Min kevok ditin ben güvercinleri gördüm çoğul. Şimdi arkadaşlar dedik ki geçişli fiiller her zaman nesneye göre çekimleniyor. O yüzden burada öznemizin hangi kişi olması önemli değil. Her zaman zaten biz nesneye göre çekilmiyoruz. Yani tamam kırdedı tave özne büküme uğruyor. Örneğin min kullanabiliriz, tek kullanabiliriz, ve kullanabiliriz. Ya da eğer isim kullanacaksak zilan diyeceksek zilane demeliyiz. We diyebiliriz ya da barani eğer isim kullanacaksak. Me diyebiliriz, ve diyebiliriz, one diyebiliriz. Yine üçüncü çoğul kişi için isim kullanacaksak, örneğin misafir edeceksek meyvannan deriz. Bunlara bağlı olmaksızın nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Burada nesnemiz sevek, bir elma ya da du sev ya da sadece sev de diyebilirsiniz. O da fark etmiyor yani. Fiil xwarın gergöhezi zaten yemek geçişli. Çekimleyelim xwarını seve göre. Eğer bunların hepsi ve sevekse xwar, tekil. Zaten olumsuzun neyle olduğunu söylemiştik bütün geçmiş zamanda. Münte, ve, vi, me, ve, wan, sevek, xwar, an için ne xwar? Yedik ya da yemedik. Yine aynı zamirler heke du sevbe, xwarın, an için ne xwarın? Evci, dravşa, pırcımaride tep karanin. Yani arkadaşlar tekrar söylediğimiz gibi bunlardan bağımsız olarak nesneye göre çekimliyoruz. Nesne çoğulsa çoğul, tekilse tekil eki geliyor bu kadar. Şimdi o örneklere bir daha bakalım. Dersin başında
dersin başındaki örnekler burada. Burada nesneyi tespit etmeye çalışalım arkadaşlar. Bir de nesne yönünden bakalım. Bir de az önce bir sürü kural verdik ya işte vücudun bir parçası falan falan. Hani hangi durumda geçişli oluyor. Hevalam came deha tatin artık bunda duracak bir şey yok. Geçişsiz. Minev peşvazikir. Arkadaşlar peşvazi kırın yani karşılamak fiili kırın ile oluşan bir birleşik fiil. O yüzden yine büküme uğraması gerekiyor. Ya da neyi karşıladın cevabı var. Ama ne dedik az önce? Kırın ile oluyorsa geçişlidir arkadaşlar. Heke bi kırın içe belekerek evleyker gergöheze. Em cumali derketinin em tüm taksimi burada artık bir daha aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Ya da meşinin işte geçişsiz olduğunu söylemiştik. Ama melgur masik var. Biz orada balık yedik. Ya da balığı yedik. Aslında böyle çevirirsek daha doğru olur. Yemek yemek arkadaşlar hem neyi sorusuna cevap veriyor tamam ama hem de ne dedik? Vücudun tek bir parçasıyla oluşuyorsa o şey. Örneğin huarın ağızla oluştuğu için yine geçişli arkadaşlar ve neyi sorusunun cevabı zaten masi balık olarak önümde duruyor. O yüzden büküme uğradım. Merol şeke hoş derbaskır. Yine bakın derbaskırın bu bir geçirmek. Güzel bir gün geçirdik. Yine kırın ile oluşan bileşik fiil. O yüzden büküme uğradı. Ya da neyi geçirdik? Zaten nesnem önümde duruyor. Güzel bir gün. Bir de arkadaşlar bakın burada meçhul olmasına rağmen merol şeke hoş derbaskırın demiyorum asla. Çünkü rol şeke hoş güzel bir gün. O yüzden güzel bir gün yani tekil. O yüzden tekil halde kalıyor. Asla M'ye göre değil, nesneye göre çekimliyorum. Vücudumun atıştek ne got? Şimdi got'un söylemek ne dedik? Eğer ağzın, yani vücudun bir parçasıyla oluşuyorsa, örneğin got'un ağızla oluşuyor, geçişlidir. O yüzden yine büküme uğramış. Ez hatta şevake habittim. Aynı şey arkadaşlar. İnle bitmiş. O yüzden geçişsiz ya da dedik zaten neyi cevabın olsa bile inden dolayı geçişsiz kabul ediliyor. Ve jidikane kolay zerkri. Arkadaşlar aslında burada bir istisna görüyoruz. Şimdi dedik ki inle bitenlerin hepsi, yani inle bitenlerin çoğu, aslında o zaman tam hepsi demedik, bazı istisnalar var dedik. Krin, satın almak bunlardan biri. İnle bitmesine rağmen zaten neyi aldım cevap da var. Ama hani bazılarında cevap olduğu halde inle bittiği için geçişsiz kabul ediliyor. Bu öyle bir fiil değil. Yani inle bitmesine rağmen geçişli artık. Neyi aldım? İşte sarı kolayı aldım. O yüzden ya da o sarı kolayı aldı. Bükümlü hale gelmiş. Veçhuarne haznekir. Haskırın arkadaşlar. Şı haskırın. Sevmek fiili kırın ile oluşan bir fiil olduğu için geçişlidir. O yüzden burada ve kullanılmış. Aynı şekilde isim olduğu için yine söylediğim gibi zelale olması gerekiyor. Burada bun ile oluşan bir fiil var. Az önce söylediğim gibi bun ile oluşanlar geçişsiz, kırın ile oluşanlar geçişli. Şandın, bakın minname ekşant aslında bu şandın fiili. Şandın andınla bittiği için ne dedik biz? Andınla biten fiiller geçişli kabul ediliyor. Yani bu diğer kurallara göre de değerlendirebilirsiniz. Umarım sizin de işinizi kolaylaştırır. Naci hindari ekeye min ev hindari hinkera stadyen werkert und ji dikarin li hinkeri ji binerin naham pevre ji çekin. Hop peşi katakmi mikin disa bersi ve em behevre bi bersi binin. Min do xuşkên xwe û dîtin heye. Dîtin gergöheze. Em bi çav dibînin, yani parçekî xwe dibînin û ez çi dibînin bersiv heye. Ji ber wî jî kirdeta wîya ye. Lê hevalno bala xwe bidin bireserê xuşkên xwe. Bireser çê divirde? Pırcımare. Me got em li gorî bireserê bikişînin ji ber ku bireser jî pırcımare. Ez ê qaytefa pırcımariyê lê zêde bikim. Ez ê bêjim dîtin. Arkadaşlar ben dün kız kardeşlerimi gördüm. Şimdi görmek geçişli. Çünkü hem vücudumuzun bir parçasıyla görüyoruz hem de neyi görmek, kimi görmek cevap var. O yüzden özlem büküme uğramış. Ama kız kardeşlerimi, burada benim nesnem çoğul arkadaşlar. Çoğul olduğu için de ben fiil köküm dit burada ını attık. Bunları geçen derste yaptık zaten. Hani ın varsa ın gidiyordu, ne varsa ne gidiyordu. Attık dit kaldı kök. Ama çoğul olduğu için artık çoğulluk ekine getirmem gerekiyor. Ditin. Ditin arkadaşlar. Bunu da okuşken. Ditin cevabı. Ez bimizgin yere kabinlerin meşin gergöze ne gergöze. Be iğne kadiyaye. Anji hamula açemadı meşe. Anji çi meşin bersif tuneye. Ciber veci kırdı harumaye. Ez çi becim ez gori kırdığı bikşinimedi.
bimizgin ya da du form bu. Meşim, ançı meşiyem. Her düşü rast. Meşim, ançı meşiyem. Arkadaşlar inle biten bir fiil ya da bütün vücudumuz yürüyor. Ben dün mizginle yürüdüm diyeceğiz. Bütün vücudumuz yürüyor. Ya da neyi yürüdüm cevap yok. O yüzden geçişsiz. Geçişsizse özne yalındı ve özne göre çekimliyorduk. Yani kişi ekini kullanıyorduk. Kişi ekini kullandım. Ez meşiyem. Vaneame saat dipencan de kadin heye. Kadin lekereke neger göze hevanoşu. Belki bir iğne bıdavi bu ye. Arkadaşlar dersimiz 5'te bitti diyeceğim. Ama kadın fiili inle bittiği için geçişsiz. O yüzden vaneame artık özneye göre çekimlenecek. Özne burada vaneame dersimiz. Ders bir tane olduğu için kadi ya da kadiya. Yani herhangi bir çoğuluk eki gelmeyecek artık. Min doh evari rojname ne uxandın. Ez neyini bükümeydi. Ben dün akşam gazete okumadım diyeceğim. Arkadaşlar burada şimdi xandın okumak ya gözle okuruz ya ağızla okuruz ya da neyi okuruz cevabı var. Her türlü bu artık bir geçişli fiil. O yüzden özne büküme uğramış. Ben eğer yalnız şöyle bir şey var burada. Eğer benim kastettiğim tek bir tane gazete ise tekil olarak kullanacağım. Eğer kastettiğim birden fazla gazete ise çoğul ekini kullanacağım. Fiile ekleyeceğim. Fiilden anlıyorum artık arkadaşlar onun nesnenin tek ya da çoğul olduğunu. Asla buraya rojnameyan demiyorum örneğin. O çoğul büküm ekini getirmiyorum. Yani dediğim gibi her ikisi doğru. Eğer nehwand de diyebilirsiniz. Nehwandın da diyebilirsiniz. Eğer nesnemiz tekil ya da çoğulsa arkadaşlar. Zozanê dohcilên xwe û şûştin. Min çi şûşt bersiv hene ji xwe bersiv diyar e ber çavê min e cilên xwe. Ji ber wê jî gerguheze. Ji ber wê jî kirdê dibe bitawe. Kirdeta wiyayê bûye zozanê. Heke bireser pırcımar be. Pırcımar, yekşimar be yekşimar. Kal biresere binirin. Cilên xwe. Elbiselerini, kıyafetlerini yıkadı. Burada nesneye göre çekimliyorum. Geçişli olduğu için zaten şuradaki bükümden de anlıyoruz artık. Geçişli bir fiil. Nesneye göre çekimleyeceğim. Nesnem elbiselerine olduğu için, yani çoğul olduğu için şuştun. Mesela dinehan de şif bu xwarın heye. Hevan xwarın gergöze idem vid zanen. Em bidevê xwe dixwin, yani perçek ilaşê xwe dixwin. Ancı işte ez çi dixwin bersiv heye. Ji ber wê gergöze, ji ber wê kirdeta wiyaye. Ez ê li gorî bireserê bikişînimedî. Bireser şîve ne dusek şîvin. Tenê şîveke ji ber wê jî ez ê bêjim xwar. Kabinên bala xwe bidin. Ez li gorî meyê nakişînim. Ez li gorî bireserê dikişînim. Ev der pircimar bêje ji ber ku biresera min yekşimar e yekşimarma. Te name nivîsîn. Hevano nivîsîn. Belê bi îne dixede lê ji ber ku ez çi nivîsim işte name ji xwe dîsa bersiv jî diyar e li ber çavê min e. Biresera min li ber çavê min e. Ji ber wê jî gerguheze. Ez ê li gorî bireserê bikişînim. Koka wî çi ye? Tenê ne heye ne çû nivîsîma. Ji ber ku yekçimar e. Te name nivîsî. Te name nivîsî. Ez wisa dipirsim. Arkadaşlar burada yazı yazmayı görüyoruz. İnle bitmesine rağmen aslında sen mektup yazdın mı diye soruyorum. Zaten neyi yazdın mı? Mektup cevabım karşımda. O yüzden nesnem var. Dediğim gibi bu inle bitenlerin işte bu da inle bitmesine rağmen yine de geçişli. Çünkü cevabı çok belli. Bir de arkadaşlar aslında bu yazı yazmak, bunun içinde bazı tartışmalar var. Çünkü birçok kişi de şey gibi kullanıyor. Dename nevisan. Onu andın ile geçişli yapmaya çalışıyor. Dename nevisan. Bu formu da çok duyarsınız. Ama işte dediğim gibi zaten cevabım karşımda olduğu için, nesnem olduğu için bu bir geçişli fiil olarak ben kabul ediyorum. Size bırakıyorum. Her iki kullanımda kullanabilirsiniz. Delale, rohat ve xwendin. Ve xwendin arkadaşlar davet etmek. Davet etmek. Xwendinle oluşan bir türemiş fiil bu. Arkadaşlar davet etmek, birini davet etmek değil mi? O yüzden geçişli fiildir, cevabı var. Neyi davet etmek? İşte birini. Neyi ve kim soruların cevabı var. O yüzden öznem büküme uğramış. Nesnem yalın halde kalmış. Ve nesneye göre çekimliyorum. Behwend. Yani sadece tekli olarak kullanıyorum.
Mecbo taşte hekerun çekirin. Biz kahvaltı için yumurta yaptık. Şimdi kırın ile oluştuğu için arkadaşlar geçişli bir fiildir. Yapmak, etmek varsa, kırın varsa bir fiilin içinde o fiil geçişli fiildir. Öznem büküme uğramış. Şurada öznem büküme uğramış. Şimdi eğer kastettiğim tek bir yumurtaysa çekir. Eğer birden fazla yumurtaysa çekirin. Yani size kalmış. Hangisini kastetmek istediğinize kalmış. Ya da hemin ev hilkişin serdari. Hilkişin, onlar ağaca tırmandı diyeceğiz. Hem inle bitiyor hem bütün vücut tırmanıyor. Bu yüzden geçişsiz kabul ediliyor. O yüzden öznem yalın halde burada. Eğer ben burada özneye göre çekimleyeceğim. Eğer kastettiğim kişi tekil ise hilkişi. Eğer kastettiğim kişi onlar demek istiyorsam hilkişin diyeceğim artık. Tamamen yani öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre. Ez doh çun dibistane. Ediyem zan çun neger göze. Kırdı harumaye. Jgol ezeli gori ezi bikşinim. O neyniye. Ez ne çun dibistane. Em 10 sal beri hatın İstanbul'e. Ez içi bejim. Hatın neger göze şod vaneye boride em li seri zaf sekinin. Nexwazê li gorî kirdeyê bikişînim kirde xeruye li gorî em jî em hatin. Zelal ji ser darê û ketin. Şo ketin me gotibû di dersa borî de neger göze ji ber wê kirde xerumaye ji ber wê zê gorî kirdeyê bikişînim nexwazê çawa bêjim ji ber ku yekçîmare ew ket. Me çi gotibû? Me gotibû qartafek kesasê hem tuneye. Ji bo ew heke yekçîmar be qartafek tuneye. Min ji zelalê hez kirin. Me çi got heke lêkerek bi kirinê çêbû be ew lêker gerguheze kirde tewiyaye bi reser divê xerû be min ji ber wê mînakî da lê ji ber ku piş da çeke tewiyaye lê yekçîmare ez ê gorî yekçîmariyê bikişînim kir. Arkadaşlar burada bu örneği bilerek verdim. Ben Zelal'i sevdim. Bunu diyeceğiz. Şimdi sevmek kırın yani şu keseki has kırın. Kırın ile oluşan bir fiil olduğu için ya da birini sevmek cevap olduğu için bu bir geçişli fiil. O yüzden öznem büküme uğradı. Ancak arkadaşlar dedik ki özne büküme uğrar, nesne yalın halde kalır ve nesneye göre çekimlenir. Burada bakın Zelal'le nesnemi bükümlü halde görüyorum. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi arkadaşlar j'dan sonra gelmesi. Yani eğer ne demiştik? Edattan sonra gelen isimler mutlaka büküme uğrar. O yüzden bu da büküme uğramış. Yani bundan dolayı yoksa kural bozulmuyor şu anda. Geli hevalen heyeca em hatin daviya vaneye xwe vaneye ki gelek ki giringe ev vaneye bori û vaneye bê. Ev her şey bi hevdûra girêdayîne ji ber wê jî bişopînin, li ser hevdû bişopînin. Em ê heftiya din jî aslında em ê derbasî micareke nû bibin, micareke gelek balkeşe lê bi vê micarê re jî tekildar e, em ê bi hevdûra binêrin. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Şimdi az önce söylediklerimi bir daha tekrarlayayım. Geçen haftaki dersimiz, bu dersimiz ve haftaya işleyeceğimiz dersimiz birbiriyle çok alakalı. Üçü de birbirini takip ediyor. O yüzden bunları sırasıyla izlemeniz çok önemli. Eğer iyi öğrenmek istiyorsanız. Gelecek haftaki dersimizde sadece Kürtçe'ye özgü olan bir kuralı işleyeceğiz bunlarla alakalı. Hani böyle dedik ya nesneye göre çekimleniyor, özne yalın halde kalıyor. Şimdiye kadar hep nesne işte tekil mi çoğul mu bunun üstüne durduk ama nesne bir şeyse, bir zamirse nasıl yapacağız? O ben seni gördüğümdeki o seniyi nasıl söyleyeceğiz? Hep birlikte bunu öğreneceğiz. Bu kısım da özellikle bizim yani Kürtçe konuşanların böyle ailesinden öğrenerek konuşanların biraz yanlış yaptığı bir konu. Hani genelde sonradan doğrusu öğreniliyor. Hep birlikte bunların üstüne duracağız. Siz de biraz araştırabilirsiniz dersten önce. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Bıhate ve eyvallah. Geli hevalen heja um xeratın perga kurdi. Em hatun vaniya nehemin û îro mişara me di kurmancî de ergetiye.
چونچی دزانن زمانی کردی و ترکیش هف gelek cudane. Ayde malbatın cudane, tabetmendiğin wan cudane. Le bimen cudahiya her imazın ev miçare ergatifiye. Eme vega bi kurahi lebinerin kurmancı da ergatifi çava çekbe. Arkadaşlar 9. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Kürtçe'de ergatiflik kavramını işleyeceğiz. Şimdi ergatifliği şöyle açıklayabiliriz. Aslında birazcık görmüş olduk biz bu konuyu geçen dersimizde. Arkadaşlar ergatiflik fiilin özneye göre değil de nesneye göre çekimlendiği, nesnenin etkisi altında kaldığı durumdur. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Türkçe ergatif bir dil olsaydı ben seni görüyorumu biz bene göre çekimliyoruz ya. Ben seni görüyorsun olacak örneğin. Sene göre çekimlenecekti. Yani bu şekilde oluyor. Nesneye göre çekimlendiği durum. Gelelim bunun Kürtçedeki yerine. Arkadaşlar biraz bilgi sahibi olalım konuştuğumuz dil hakkında. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yani sadece geçmiş zamanlarda ergatif var ve geçmiş zamanda fiilin geçişte olduğu durumda var. Şimdi tam bir önceki dersimizde geçişli fiiller için geçmiş zamanı öğrendik. Ve orada fiilin nesneye göre çekimlendiğini öğrendik. Örneğin ben elma yiyorum ben elma yedim dediğimde orada elma teklisi işte tekil yapıyorduk. Çoğulsa çoğul yapıyorduk. Şimdi elma yerine başka nesneler olursa nasıl olacak? Biraz ayrıntısını ineceğiz bu dersin. Belempêşil li ser mînakan binêrin ka ergativî ji me re çi dibêje. Mînaka yekem min sêv xwar. Ez çi fehm dikim di vir de? Min sêv xwar. Ben elma yedim. Sadece tek bir elma var. Peki ben bunun tek bir elma olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? Çünkü bakın geçen dersimizde dedik ki işte xwarın geçişli bir fiil. Çünkü hem neyi yedim bunun cevabı var hem de vücudumuzun tek bir parçasıyla yapıyorduk. Bu da diğer ipucumuzdu. O yüzden geçişli ise özne büküme uğruyordu. Nesneye göre çekiliyorduk. Nesne tek ise herhangi bir ek yok. Burada ne anlıyorum? Elmanın tek bir elma olduğunu anlıyorum. Em dîsa werim min sêv xwarin. Ez ji bir çi fehm dikim hevalno? Dîsa bi heman şeklî lêker gerguheze, li gorî birêserê tê kişandin, kirde ditewe. Ez ji vê qartefa pirjimariyê fehm dikim ku min ji sêvekê zaftir sêv xwarin, ango hecmara sêvan pirjimare. Ji sêvekê zaftirin. Arkadaşlar aynı şekilde min sêv xwarin dediğimde yine elmaya göre çekimliyorum ama artık burada elmanın çoğul olduğunu anlıyorum. Şuradaki çoğulluk ekinde. Bir de arkadaşlar dikkatinizi çeksin. Min sêvan xwar değil. Çünkü iki tane bükümü yan yana kullanamayız. Birazdan ayrıntılı bu kuralları işleyeceğiz teker teker. Em werin ya dawî min du sêv xwarin. Dîsa qartefa pirjimariyê heye. Ji ber çi? Ji ber ku evan çi xwe diyar e du sêv yani ji sêvekî ji xwe zaftir e. Yani burada jî bi tevayî dîsa pirjimare ji ber wî jî divan de her duyan de qartefa pirjimarî hatine. Em dikarin çi bêjin hevalno? Divan her sê hevokan de jî lêker li gorî sêvê, ango li gorî birêserê tê kişandin. Üçünün ortak yanında arkadaşlar fiilin nesneye göre yani elmaya göre çekimlenmesidir. Li ergativî çi ye kam hinek dijî bi berfirehî lê binêrin. Rewşa lêkerê ya ku li gorî birêserê tê kişandine fiilin nesneye göre çekimlendiği durumdur. Bunu artık anladık. Şimdi Türkçe'ye değerlendirecek olursak belki kafanızda bir karşılaştırma yapmak istersiniz. Tilki zmaneke akuzatifi. Türkçe akuzatif bir değil yani ergatif değil. Lêker her zaman li gorî kirdeyê tê kişandin. Fiil her zaman özneye göre çekimlenir. Ben seni görüyorum derken burada bene göre ya da ben seni göreceğim gelecek zamanda yine bene göre ya da geçmiş zamanda ben seni gördüm yine bene göre. Her zaman özneye göre çekimlenir. İşte kişi ekleri alır. Lêker her tim li gorî kirdeyê, ango ben tê kişandin. Di kurmancı da tiş çavat be hevano. Kurmancı zamaneki niv ergative. Kürtçe yarı ergatif bir dil. Yarı ergatif. Tene de demin bori de lêker dibin bandora birêser dedim yine. Led ve lêkerame gergühezbe. Sadece geçmiş zamanlarda fiil nesnenin etkisi altında kalır ama fiilin geçişli olması durumunda arkadaşlar. Çünkü örneğin es çum dediğimizde işte gitmek geçişsizdi o yüzden özne yalın halde. Ez çum ben gittim. Burada herhangi bir ergatiflik durum yok. Zaten nesne yok. Hani geçişsiz fiil ne demek? Nesnenin olmadığı fiil demek. Eğer nesne varsa yani fiilimiz geçişliyse o fiil nesnenin etkisi altında kalır. Şimdi örneklere bakalım. Ez sêvekê dixwim. Ben bir elmayı yiyorum. Tu sêvan dixwî. Sen elmaları yiyorsun. Ew ê sêvê bixwe. O elmayı yiyecek. Li gorî kirdeyê.
her tim li gorî kirdeyê hatiye kişandin. Yani diğer işte şimdiki zamanda, gelecek zamanda, geniş zamanda bu durumlarda hep özneye göre çekimleniyor ve o yüzden kişi ekleri alıyor gördüğünüz gibi. Ama geçmiş zamanda baktığımızda min sev xwar, min du sev xwarin. Ben elma yedim, ben 2 elmayı yedim. İkisinde de nesneye göre çekimlenmiş. Burada artık özneye göre çekimlenmemiş. Arkadaşlar bundan daha önce bahsetmiştim. Bu cümleyi daha önce kurmuştum. Hatta bu cümlenin geçmiş zamanlarda çok işe yarayacağını da söylemiştim. Fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir. Her zaman yalın olana göre çekimlenir. Burada ez yalın eze göre, tu yalın tuya göre, ev yalın eve göre, sev elma yalın, bakın bir bükme kalmamış, sev'e göre ya da du sev yine yalın olan elma, o yüzden du sev'e göre çekimlenmiş. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bükümlü olana göre değil. Heke bireser cinav ve ev minakên herî xweşin em her tim ji xwendekarên xwe jî dipirsin ka pêşî û bêjin. Ev em ê nekê tiştekî cuda bikin niha. Ben seni gördüm. Em ê di kurmancî çawa bêjin. Şimdi arkadaşlar ben seni gördüm, bunu Kürtçe'ye çevireceğiz. Görmek fiili geçişli bir fiil. Zaten nesne var. Neyi gördüm? Seni gördüm. Bunun cevabı var. Arkadaşlar şimdi biz ne yaptık? Geçişliyken birincisi bizim öznemiz büküme uğruyor. Yani ben ez diye onun artık bükümlü halini kullanmamız gerekiyor. O da nasıl? Min. Peki seni. Sen neydi? Tu değil mi? Onun bükümlü hali de te. Ama arkadaşlar biz ne dedik? Özne büküme uğrar. Nesne yalın halde kalır. O yüzden yalın halini kullanacağız. Men tu. Şimdi buraya kadar tamam. Bir problem yok. Görmek geçişli. Dedik ki geçişliyse geçmiş zamanda nesneye göre çekimleyeceğiz. Yani to'ya göre çekimleyeceğiz. Şimdi did'in görmek. Did geçmiş zaman kökü. I'nı attık orada. Peki did yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Nesneye göre çekimleyeceğimiz için nesneye göre olan kişi ekini ekleyeceğiz. Min tu did'i ben seni gördüm olmuş oluyor. Min te did değil. Min tu did'i. Min te did değil arkadaşlar. Burası çok önemli. Prane hevalin kurda ahıvın yani kurmancı zanın ergativiye zav bıkarnaynen yani hinek bunda bu yedizmanimede ne ez jibo gelen perina beşim yani hen cihanda ez ruhsat beşim em ihmal diken em beşim min te did lenna min tu did'i. Hemen şekli. Sen beni gördün. Şimdi aynısını yapacağız. İşte görmek yine geçişli. O yüzden sen büküme uğrayacak. Tu te olacak yani. Te. Şimdi ben yalın halde olmalı. Neydi Kürtçe'de ben? Ez. Yine did bizim fiil kökümüz ama ez'e göre çekimleyeceğiz. Nesneye göre çekimleyeceğiz. Te ez did'im. Ez'e göre çekimledik. Gördüğünüz gibi kişi eki var. Ben onu gördüm. Ben büküme uğrayacak. Min. Onu gördüm. O neydi? Artık yalın halde olacak. Ev. Peki görmek did değil mi? Görmenin kökü. Ama biz ne dedik? Geçmiş zamanda üçüncü tekil kişi için olan ek kullanılmıyor. Kişi eki kullanılmıyor. Min ev did. Min ev did. O bizi gördü. Şimdi o nedir? Ev. Peki bükümlü hali we ya da we. İkisinden birini kullanmamız gerekiyor. Biz neydi? Yalın halde em, we, anji we, em ve gazi ditine görmek ango ditine ligori eme bükşinin we, em, ditin. Kartafa pırıcmar yaz. Şvergo em pırıcmar. Yani kartafa kesalar burada. Biz sizi gördük. Biz em, bükümlü hali me, siz hun ama burada artık yalın halde kullanacağız. Nesne her zaman yalın olur. Me, hun, ditin. Yine hun'a göre olan kişi eki geldi burada. Siz onları gördünüz. Siz onları gördünüz. Nasıl olacak bu? Bükümlü halde ve yalın halde ama çoğul olan yalın. Ev. Şimdi onları gördüğünüz gibi burada bir çoğulluk var. O yüzden fiile de çoğulluk eki gelecek. Ve ev ditin. Yani şöyle bir toparlayalım. Ne oluyordu? Özne büküme uğruyor. Nesne yalın halde kalıyor. Ve her zaman yalın olana göre çekimleniyor. Burada nesne yalın olduğu için fiil nesnenin etkisinin altında yani nesneye göre çekimleniyor.
Em berdewam bikin di kurmancî de ergativî. Daha pregezin gelek ku bi kerîme were hene virde ya yekemin du heptewang nayên bahevdû. Di kurmancî de du heptewang nayên bahevdû. Ya diyem çi di kurmancî de lêker her tim di goriya xerû têk çandin. Gerçekten meşgul mevtiş gotin. Arkadaşlar birinci kuralımız, eğer bu iki kuralı iyi bilirseniz hata yapma payınız çok aza düşüyor. Birinci kuralımız Türkçe'de iki tane bükümlü yan yana gelmez. İkinci kuralımız ise fiil her zaman yalın olana göre çekimlenir arkadaşlar. Bükülme hale göre değil, yalın olana göre çekimlenir. Şimdi önce şuradaki bir şeyi hatırlayalım. Diğer şimdiye kadar gördüğümüz zamanları bir hatırlayalım. Sonra örnekler üzerinden şu iki kuralı değerlendirelim. Dema naha, dema be, dema beyan nezikte, kırda hariye, bresel bitave. Şimdiki zamanda, gelecek zamanda, yakın gelecek zamanda özne yalın haldedir. Nesne büküme uğruyordu. Demin borda hekeleker ne gergehezbe disa kırda hariye bresel kıneşve. Eğer geçmiş zamanda eğer fiilimiz geçişsizse işte ez şum ben gittim gibi orada kırda yani ez yalın halde kullanılıyor. Zaten geçişsiz demek nesnenin olmaması demek. Eğer fiil geçişliyse bu da geçen dersimizin konusu kırda dıtave tıpkı min dit gibi. Ancak min sev var gibi. Min orada büküme uğradı öznemiz. Bresel karudümüne sev orada hep yalın kalıyordu. Şimdi bunu bir hatırladık. Bir de arkadaşlar bundan bir sonraki dersimiz yani son dersimiz tamamen bu şimdiye kadar gördüğümüz tüm büküm konularının özeti olacak. Yani biz bunların hepsini zaten gördük ama son bir toparlama amacıyla son dersimiz de bunun üzerine olacak. Tam oturtacağız bu kavramları. Şimdi burada bunların açılımını bir yapalım. Este de bizim, ben seni duyuyorum. Bu bir şimdiki zaman cümlesi. Şimdiki zaman cümlesinde gördüğünüz gibi öznemiz yalın halde, nesnemiz büküme uğramış ve birincisi iki tane büküm yan yana gelmemiş, iki tane yalın da yan yana gelmemiş. Aynı şey. İkincisi fiil yalın olana göre çekimlenmiş, ez'e göre çekimlenmiş. Ez dedi bizim. Tüyeme bebeğini, sen bizi göreceksin. Bu bir gelecek zaman cümlesi. İki tane yalın yan yana, iki tane yalın ya da iki tane bükümlü yan yana gelmemiş. Biri yalın, biri bükümlü. Yalın olana göre çekimlenmişiz. Tu'ya göre çekimlemişiz. Evdeki metroya da keve, o metrodan inmek üzere. Yakın gelecek zaman cümlesi. Biri yalın, biri yani metrodan aslında burada hem edattan sonra büküme uğruyordu. Hem o yüzden büküme uğramış ama eğer normal bir nesne de olsaydı büküme uğrayacaktı. Bir yalın, bir bükümlü oluyor ve eve göre çekimlenmiş. Min tu nediti, ben seni görmedim. Burada yine bir yalın, biri bükümlü, biri yalın. Yine iki tanesi yan yana gelmemiş. Ve ne yaptık? Yine yalına göre çekimledik. Tu'ya göre çekimledik. Burada iyi kişi ekini görüyoruz. Tu'ya göre olan kişi ekini. Wan kırtık khondin, onlar kitap okudular. Böyle çevirebiliriz. Arkadaşlar bunun burada çoğul eki olduğunu görüyoruz. Ama bu Van'a göre değil, kırtık çoğul olduğu için, yani birden fazla kitap olduğu için çoğul eki var. Ne yaptık? Nesneye göre, yalın olana göre çekimledik çünkü. Yalın olana göre çekimliyoruz. Van bükümlü hale göre değil. Yine zaten görüyorsunuz. Biri bükümlü, biri yalın, ikisi asla yan yana gelmez dedik. Eğer şöyle bir durum olmazsa tabii hani edattan sonra büküme uğruyordu ya da tamlamalarda büküme uğruyordu. O durumları koymuyoruz. Normal estedi bizim gibi yani iki tane bu şekilde yan yana gelmiyor. Beli nahasareki kuvvet vardık men tevdizanen herifde. En vistani bunların kargatvi çavahat diye bir karan. Tidbeje te ez kuştum nesrine. Kabınerin te ez kuştum. Kuştun lekereke gergüheze. Cibervi breserhiye. Kırdet taviyaye. Breser harumaye. Ligori breseri hatiye kışandın. Be hemen şekli. Dilim tuhazete bibine şeklune. Kulika soruşine şeklune. Te ez bir kırım ledine. Meçi gotu bu. Lêkerin ku bi kirine çêdibin hemû gerguhezin pîr kirin heye dîsa ji ber ku gerguheze kir de tewiya ye bi ser xerûma ye yek tawan dî yek xerû û li goriya xerû an ku li goriya bi serê hatiye kişandin. Arkadaşlar burada çok meşhur bir şarkı var, Nesrine şarkısı. Şimdi burada ergatiflik nasıl kullanılmış buna bakalım. Dez kuştum, sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün. Öldürmek. Birincisi birini öldürmek.
Neyi öldürmek? Yani bunun cevabı var. O yüzden geçişli. O yüzden orada sen büküme uğradı. Hani o bizim adımlarımız var ya işte birincisi işte özne büküme uğrar, ikincisi nesneye alın kalır, üçüncüsü nesneye göre çekimlenir. Eğer bunları karıştırırsanız bundan bir ve iki önceki derslere bakabilirsiniz geçmiş zaman derslerine. Nesne yalın halde kaldı ve öldürmek fiili nesneye göre çekimlendi arkadaşlar. Burada nesnemiz ez olduğu için kişi eki geldi. Nesneye göre çekimledik. Sondaki cümlede tespirkırım, sen beni yaşlandırdın. Şimdi pirkırın yaşlandırmak, pirbun yaşlanmak. Biz demiştik ki kırın ile oluşan her fiil geçişli fiildir arkadaşlar. Zaten neyi, kimi soruların cevabını da veriyor. İşte neyi yaşlandırdım, seni yaşlandırdım gibi. O yüzden ne oluyor? Bir, özne büküme uğruyor. İki, nesne yalın halde kalıyor. Üç, nesneye yani yalın olana göre çekimleniyor. Ez'e göre çekimlenmiş haliyle kişi eki gelmiş. Naçil Hindarya xwe binêrin tu çima min nabînî. Em van hemû hevekan bikin dema borî. Tu çima min nabînî. Çi bi hevalino dîtin lêkereke gerguheze. Lêker gerguhez be ev niha hevokeke dema niha ye. Gerguhez be yek kirde ditewe evê be te. Bireser xaru dimîne evê bibe ez. Ligori ezeji dev lekelame verekşandın. Arkadaşlar sen beni neden görmüyorsun? Bu şimdiki zaman cümlesi, bunu geçmiş zaman yapacağız. Hepsini geçmiş zaman yapacağız. Görmek, birini görmek, bir şeyi görmek geçişli bir fiil. Neyi sorusunun cevabı var. Ya da sadece gözlerle oluyor, vücudun bir parçasıyla oluyor. O yüzden geçişli. O yüzden bir, öznemiz büküme uğrayacak. Tu t'ye dönüşecek. İki, nesnemiz yalın halde olacak arkadaşlar. Min ez'e dönüşecek. Üç, fiilimiz nesneye göre çekimlenecek. Yani de çıma ez, bir de olumsuz yapacağız tabii ki. Geçmiş zaman olumsuzu ne ile oluyordu? De çıma ez, ne dedim. Ne yaptım? Büküme uğrattım, yalın bıraktım, yalın olana göre çekimledim. Şimdiki zaman cümlesini geçmiş zaman cümlesine çevirdim. Bir de arkadaşlar bunları artık çözdük, açtık diye düşünüyorum. Şimdiki zaman cümlesinde şimdiki zaman kökü kullanılır. Geçmiş zaman cümlesinde geçmiş zaman kökü kullanılır. Çok ayrıntılı durmuştuk zaten bunların üstünde. Ev pürtükan duhuyne. Şimdi buna dikkat edin. O kitapları okuyor. O yalın, kitapları bükümlü, duhuyne okuyor, eve göre çekimlenmiş. Kişi ekini görüyoruz. Bunu geçmiş zamana çevireceğiz. Okumak bir geçişli fiil. O yüzden bunu bükümlü hale getireceğiz. Bunu yalın hale getireceğiz. Yalına göre çekimleyeceğiz. Kadın ya da erkek olabilir. Kürtçe'de bunlar ayrılıyor. We, anji ve, dve ev edi harube, dve dahaptavan naim bahevdu. We, ve, kartafa tavan bavicim, pırtuk, xwendin. O kitap okudu. Daha sonra yine kitapları okudu ama burada artık pürtükan diyemem. Çünkü iki tane büküm yan yana gelmiyor. Ben şuradaki ından zaten çoğul olduğunu anlıyorum. Birden fazla kitap okuduğunu anlıyorum. Zozan, helbestan, naxuyne. Kabinerin yek xaruye, yek davan diye. Tam hevokeke daman hayan, işte dema fre. Emevine kavargerinin dema bori, xwendin disa vekvi. Xwendin gerguheze ve ev bitawe. Çawa bitawe ev meye, zozan meye, emiçi bejin, zozane helbest ne xwendin. Arkadaşlar aynı cümle. İşte bir kitap yerine şiir var sadece. Şimdi biz özneyi bükümlü hale getiriyorduk ya. Eğer tamam zamir ise bükümlü zamir kullanıyoruz. Peki isimse ne yapıyoruz? Büküm ekini getiriyoruz. Zozane oldu. Dedik ki iki tane bükümlü yan yana gelmez. Zozane helbestan yanlış olur. Zozane helbest. Şimdi helbeste göre, şiire göre çekimleyeceğiz bunu. Eğer yalın olsaydı nehwend ama çoğul olduğu için burada çoğul olduğunu görüyoruz zaten. Nehwendin yaptık. Ez van be'acbinim. Bir sahibokeke dema nihaye. Ez van be'acbinim. Ez evine kabıkım dema bori. Acibandın be'andine dikade. Be'andine bikade gergüheze. Gergühezbe. Kırda ditewe. Bireser xarudimine. Ligori bireseri tekşandı. Ez dibe min. Van dibe ev. Min ev
acıbandı. Dîsa ji ber ku pircimar qartefa pircimarî hatiye burada. Ew firavînê dixwin, hevokeke dema nihaye, xwarin gerguheze, dîsa zê ev çi ye? Ev pircimar ne ji ber ku dixwin. Onlar öğle yemeği yiyorlar. Burada artık bükümlü hale getireceğim. Yalın hale getireceğim. Yalına göre çekilmeyeceğim. Çoğul olduğunu görüyorum şuradaki ekinden. Çoğul kişi eki almış. O yüzden one, fravin, xwar. Burada tek bir öğlen yemeği olduğu için buraya çoğulluk getirmiyorum. Belê em hatin ya dawî mêvan fêkiyan dînin. Hevalno bala xwe bidin ev hevokeke dema nihaye diînin ew dînin ango mêvan pirjimare ez ê dîsa tewang bikim lê tewanga pirjimariyê lê zêde bikin. Divê ev xerû bimîne di dema borî de ê çawa bibe mêvanan fêkî anî. Meyvanan, feki anin. Arkadaşlar, şimdi misafirler meyve getiriyorlar, meyveleri getiriyorlar. Bunu geçmiş zaman yapacağım. Birincisi getirmek, neyi getirmek cevabı var. O yüzden geçişli bir fiil. Meyvanı bükümlü hale getirmem gerekiyor. Çoğul büküm eki neydi? Çoğul büküm eki meyvanan. Artık işte demiştik ya şimdiki zamanda nesne bükümlü halde kullanılır ama geçmiş zamanda yalın halde olmalı. Yalın hale getirdik. Büküm ekini attık. Fake'i. Bunu fake'ye göre, meyveye göre çekimliyoruz. Birden fazla meyve getirdikleri için çoğul ekini ekledim. Şuradaki çoğul eki meyvandan dolayı değil, fake'den dolayı arkadaşlar. Yani yalın olana göre, nesneye göre çekimledim. Evet arkadaşlar dersin sonuna geldik. Umarım siz de faydalanmışsınızdır bu dersten. Bundan bir sonraki hafta tawang büküm kavramını bir özetleyeceğiz. Hep birlikte tek tek öğreneceğiz. Zaten şimdiye kadar bütün dersleri topladığımızda aslında her şeyi öğrendik bükümle ilgili ama bir özet geçelim, daha iyi oturtalım istiyorum. Bir dahaki dersimizde görüşünceye kadar umarım anlamışsınızdır bu konuyu da. Dikkat edin kendinize. Bi hatire ve hevalin heca hatta vanaya be lütfen mukatebin lütfen başpınerim. Gelê hevalên hêja û bixêratin fêrga Kurdî em hatin waneya dehem û kesên ku di Twitterê de me dişopînin bizanin waneya dehem waneya dawî ne ji bo asta diyemîn êdî bi vê waneyê em mijarên rêzmanî diqedînin ama ji bo asta diyemîn em ê ji asta sêmîn berdewam bikin dîsa mijara me ya îro jî di kurmancî tewang e ya bi rastî me mijara tewangê me qedat me bi ber firehî dît lê me perçe bi mijaran re têkildar me dît. Niha ez dixwazim wisa waneyekî dawî de em hemû tewangê bidin hevdû û em tenê waneyekî de em hînî vê mijarê bibin. Ji ber ku mijarekî gelek giring e gelek can de derteve pêşiya me. Arkadaşlar 10. dersimize hoş geldiniz. Son dersimize geldik. İkinci kurun son dersindeyiz. Bununla birlikte gramer konularımız bitiyor. Başka derslerle yine karşınızda olacağız. Artık ikinci kur için gramer konuları yok ama bugünkü dersimizin konusu ise kurmancıda tawang yani Kürtçe'de büküm kavramı. Şimdi derslerde çok söyledik. Bükümlü hal, büküm eki, bükümlü zamir. Bunu bir dersi toparlayalım istedim. Bu konuyu geniş olarak gördük. Konularla ilişkili olarak gördük. İşte birinci kurda örneğin işte bir derste zamir halini gördük. Başka bir derste bazı eklerini gördük. Diğer bir derste başka eklerini gördük. Bu derste hepsini bir toparlayacağız. Çok fazla karşımıza çıkan bir konu ve böyle büküm deyince biraz aslında Türkçe karşılığı olmadığı için kafa da karıştırabiliyor. O yüzden genel olarak toparlayalım istedim. Şimdi ilk slaytımıza geçelim. Hevanu dvirde pençap minakene, emi jisser van minakan ve derse bidomine. Yek biyek emi buxuynen, pişta yek biyek emi di slaytên dawî de emi vaneka dubare bikin. Em buxuynen navê wê arîne, navê arînê xweş e. Navê wê arîne, navê arînê xweş e. Hûn çi dibînin dvirde? Di hep tawankê yek cinavkên tawandê heye, yek ji qartafat tawangê ye, me çi gotibû ravekan de tawang tê bikaranîn peyva dawî ditewe. Em ê qasek din berfirehî lê binêrin. Lê binêrin ciyek de cinavkê ye, herkes bixwazim nav bikarbînim, divê ez navê jî bitewînim. Ya duyemîn pirtûk li ser maseyê ye, pirtûk li ser wê ye. Herkes bixwazim cihê masê de ez cinavkek bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawandî bikarbînim, ez ê bêjim li ser wê ye. Ya sêmîn ez şîvê dixwim
Anche ez buxwazim cihê şîv de cinavkekî bikarbînim, ez ê dîsa cinavka tawandî bikarbînim, ez ê bêjim ez wê dixwim. Ya çaremin min doh pirtûkek xwend, berîtanê doh pirtûkek xwend. Her du ji halê tawandî ne, diyekî de cinavke ye, diyekî de nav tawya ye. Me ev her çarmînaka me berê dît lê tenê me yek nedît ya pêncemîn. Ez çûm malê, ez çûm wê derê. Yek de mal tawya ye, ya din de jî me dîsa cihê malê de me cinavkek bikaraniye. Arkadaşlar burada 5 örnek görüyoruz. 5'inde de bükümün hem zamir halini hem de ek halini görüyoruz. Yani zamirse işte ve ama ben bunun yerine isim kullanacaksam yine onun bükümlü halini kullanmak zorundayım büküm ekleri sayesinde. İşte biz şimdiye kadar ne dedik? Tamlamalarda son kelime büküme uğrar dedik. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar dedik. Ya da şimdiki zamanda örneğin nesne büküme uğrar dedik. Şimdi ayrıntılı olarak tek tek bunları göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan sadece 5.'sini şimdiye kadar görmedik. Bunların her 4'ünü de gördük. Devam edelim arkadaşlar. Tawang çava çedibe, yek tawang cinafken tawandi çedibe. Ez bawer dikim em tevedi hini ve yeke bun. Cinafken tawandi diye şmara nastene usa. Cinafken mein xaru hene ez tu ev em hun ev. Ev neka ditawin dibin mesela ez dibe min, tu dibe te. Ew dibe wê wî, heke wê be me, heke wî be nêr. Em ditewe dibe me, hûn ditewe dibe we, ew ditewe dibe wan. Arkadaşlar, biz şimdiye kadar zamirlerin iki türünü gördük. Bir yalın zamirler cinafken haru, ikincisi bükümlü zamirler cinafken tawandi. Bütün yalın zamirlerin burada bükümlü halini de görüyorsunuz. Bir tek burada evin ikiye ayrıldığını görüyoruz. We, we, bunu da söylemiştik. Kürtçe'de işte eril ve dişil olmasına göre 2 tane kullanıyoruz. Eğer ve ise bu dişil, eğer yani me, eğer vi ise eril yani ner büküm zamiri oluyor arkadaşlar. Bir de 2 tane ev var. Bunların bükümlü halde birbirinden farklı. Şu tekil, şu da çoğul. Ya duyemci bıkartafen tavange çelbe. Bıkartafen tavange. Du cüreyin kartafen tavange hene. Yek binafkiri, yek ne binafkiri. Disa me biberfrihi ev mijar ditin hevalno. Em ji ser tawanga binafkirî biçin. Hekez bêjin bavê hevalê. Wir dest fem dikim ku ew heval me ye ji ber ku ê tawanga me bû hevalno. Heke ew heval nêr be wek elî be hozan be zê çi bêjim bavê hevalê. Heke pirjimar be bavê hevalan. Bi her sê hevokan de jî ez çi dikim? Ez peyva dawî ditewîne û li gorî zayen de an jî yekjimariye pirjimariye ditewînim hevalno. Bi van qartafan. Heke ev ne qartaf bûna wek cînav bûna min ê gota bavê wê, bavê wî, bavê wan. Lê ez çi dikim? Ez dixwazim nav bikarbînim. Lê divê ez van navan qartafên tawangê zêde bikim hevalno. Pêşevke bifikrin. Mesela un dibêjin bavê wê an jî bavê te an bavê wek ez tu. Na, em dibêjin bavê te, bavê min, bavê wî ne wisa cihên ku em cînavka tawan de bikartînin gavan nav bikarbînin divê em qartafên tawangê lê zêde bikin. Em werin yên ne binavkirî. Heke heval ne diyar be ew hevalkî ye? Ez ê bêjim bavê hevalekê. Heke heval me be. Heke nêr be ez ê bêjim bavê hevalekî. Heke pirjimar bin ez ê bêjim bavê hevalnan. Arkadaşlar büküm eklerini ayrı derslerde gördük ve bir belirtili büküm ekleri bir de belgesiz büküm ekleri olduğunu öğrenmiştik. Şimdi bunlar da neye göre ayrılıyordu? Dişillik, erillik, işte tekillik, çoğulluğa göre ayrılıyordu. Farkları neydi arkadaşlar? Dediğim gibi biri belirtili, biri belgesiz. Bavê heval edersem arkadaşım babası ama o arkadaş dişil. Bavê heval dersem yine arkadaşın babası ama arkadaş eril yani erkek. Bavê hevalan dersem arkadaşların babası, o arkadaşlar çoğul oluyor artık. Eğer belgesizse yani herhangi bir anlamı varsa ya da bazı anlamı varsa o zaman bavê hevale diyemem. Örneğin eğer dişil ise bavê hevaleki. Artık bu ne oldu? Herhangi bir arkadaşın babası. Bavê hevaleki herhangi bir arkadaşın babası ama o arkadaş erkek.
bave hevallan bazı arkadaşların babası. Yani şuralarda belgesizlik var. Arkadaşlar kafanızı şöyle tutabilirsiniz. Örneğin bunu eğer isim değil de zamir kullansaydım bave ez demezdim, bave min derdim değil mi? Benim babam demek için. Bave min derdim. Ya da bave te senin baban. Ya da bave vi onun babası örneğin. Benim bükümlü zamir kullandığım tüm durumlarda eğer ben zamir yerine isim kullanacaksam yine bükümlü halini kullanmam gerekiyor. Peki o bükümlü hali nasıl sağlayacağım? Büküm ekleriyle sağlayacağım. Burada da görüyorsunuz zaten hem belirtili büküm eklerini hem belgesiz büküm eklerini. Beli hevalno disa me eftişi hatta namen ne dedi bu? Gelek pırşı hatnıcı servi u gelek dertke peşameci vereme gotu bu. Kartafa ner a bnafkiri ne terkaz bu yani vakregez zavnet hat bu karani u ne mecburi bu. Le pişre ev regez guheri u gotin edi mecburiyeti. Ben beşim bave hevali emni karın beşim bave heval. Le dihın cihande ev tiş duguhere, ev kartaf peyve duguherine u her du bikaranci dinav geldi zafheye her du jirastın. Kampı nerin çavaçet be. Bave holzani dibe bave holzen. Ve hatta na bavardıkın bistiye em dibêjin bave holzen. Ancak kavmeşi agri, kavmeşi egir. Ev i ve ayı duguherine dike e. I ayı duguherine dike e. Ava cemi. I e'yi duguherine dike e u dibe edi ava cem. Berfa çiyayı. F i a'yı duguherine dike çi berfa çiye. Her duje halin tavandine. Behna nani. I dise a'yı guheran bu behna nen. Denge şivani. I dise a'yı guheran bu denge şivin. Berikirna velati. İdise ayı guheran bu berikirna velet. Jibajari i ayı guheran bu jibajer. Deriye khaniyi i ayı guheran bu deriye khani. Unçı binin gava a anji e hebed peyvede. Cana ev kartafan ner ve peyved guherine uvan tivan dike e hevalno. Her du bikaranıcı rastın her bu karanlıcı dinav geldi zafrene hatta istikarın beşim ev neka zaftır hene ev halin guheri zaftır hene. Arkadaşlar şimdi daha önce iyi büküm ekinin mecburi olmadığını ama artık mecburi olduğunu söyledik. Hatta dedik ki bir sürü metinde görmeyebilirsiniz de bu hali ama eskiden mecburi değildi. Güncel metinlerde artık görürsünüz. Arkadaşlar sadece bu eril büküm ekine has bir kural var. Bu büküm eki bazen kelimenin kökünü değiştiriyor ve karşımıza yeni bir form çıkarıyor ve her iki form da doğru. Örneğin hozani, hozen oluyor. Aslında ikisi de bükümlü hal. Ya da agri, egir oluyor. Çemmi, cem oluyor. Çiyayi, çiye oluyor. Nani, nen oluyor. Her ikisi de aynı. Buradaki mantık şu. Gelen i eki eğer kelimede a ya da e varsa o kelimeyi değiştiriyor ve şu harfleri e'ye dönüştürüyor arkadaşlar. E'ye dönüştürüyor. Devam edelim. Behnan nani. Bakın a var burada. I a'yı değiştiriyor ve onu e yapıyor. Behnan nen oldu. Ya da şivani. Şuradaki i a'yı değiştiriyor. E yapıyor. Denge şiven oldu. Berikirna velati. I a'yı değiştiriyor. E'ye dönüştürüyor. Berikirna velet oluyor. İ a'yı değiştiriyor. Bajari diyeceğimize bajer diyoruz. Yine i a'yı değiştiriyor. Hani diyeceğimize hani diyoruz. Bu formu daha çok görme ihtimaliniz de var. Çok sık karşımıza çıkan bir form. Şöyle eğer kelimede a ya da e varsa ve eril büküm eki arkadaşlar kelimenin kesinlikle eril olması gerekiyor. Sadece eril büküm ekine has bir durum bu. O kelimeyi değiştirebiliyor. Sanıyorum ki yani %90'ın zaten bu formun bunlar. Birkaç tane daha görürsünüz ama öyle çok da yok yani. Her iki formda doğrudur. Her iki formda karşımıza çıkabilir. Em ravekirine bu huyunun peyven ner en kudu xoda a anji e dahawinin heke kartafaiye tawanga nera binafkiri bigrin ev tip diguherin u dibin e. Kalsektin tişte kumegot yani. A u anji e hebe e dev diguherin dibin e. A anji e hebe
edi diguherin dibin her du bikaranıcı rastın. Ne beşin yek şaş yek ne rast. Her du şey hemen şekli rastın. Arkadaşlar tekrar söylediğim gibi önemli olan şu eril büküm eki olması. Yani kelimenin eril olması. Eril kelime büküm eki aldığı zaman eğer A ya da E varsa bazen değişiyor ve şu forma dönüşüyor. Her iki kullanımda doğru, istediğinizde tercih edebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ezberleyemem ya da aklımda tutamam, şu formu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beli, nihal cemhatın serivani deme çigot penç hap hevokene emi ji servan penç hevokan emi vani yapar ve bikin. Hevoke yekem çi bu nave ve arine, nave arine hoşe. Hevanıme çigot bu drave kande raveker dıtave. Ango, Tirkavici eve isim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Hevarno raveker kurmancı da pırani peyva daviye emvecbirnekin u berovaje Türkiye. Arkadaşlar şimdi onun adı dediğimde aslında Türkçe'de ne demiştik? Söylerken adı onun gibi düşünüyoruz. Onun sona geliyor ve bu in, nun şu anlamları veren tamlayan bizim Kürtçe'de büküme uğruyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz anlamları alan kelime Kürtçe'de büküme uğruyor. Rav ve ker dıtave. Örneğin nave onun adı. Nave onun adı. Burada un gördüğümüz yer büküme uğrar arkadaşlar. Eğer kişi dişilse bu örnekte olduğu gibi nave dişil bükümlü zamiri kullanıyoruz. Ya da eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam Arin'in adı diyeceksem, bakın yine bir in görüyorum burada. Arin'in adı, o in anlamını vermek için onu büküme uğratmam gerekiyor. Ne yapıyorum? Dişil büküm eki kullanıyorum. Ne demiştik? Mantık ters. Onun adı, Türkçe'de adı onun yerine kullanılıyor. Adı onun yerine kullanılıyor. Onun sona geliyor. Diğer örnekten devam edelim. Bir de eril büküm eki görelim. Deriye, haniye, hozani. Çubu hevano disa peyva davi ve bıtave. Tirkaviçiye disa evvatiha ıntedehiye. Hozan'ın evinin kapısı. O ev ya da kapı temelde kime aitse burada hozan büküme uğrar arkadaşlar. Şuradaki ın kavramını görüyoruz. Hozan eril olduğu için, erkek olduğu için eril büküm ekini kullandık burada. Eğer ben burada zamir kullansaydım yine büküm zamiri kullanmam gerekiyordu. Deriye hani we diyecektim örneğin. Ama artık isim kullanmak istiyorum. We'yi kaldırıyorum. Yerine isim ve büküm halini kullanıyorum. Delaliya keçavan emçi dibinin peyva davi disa tavuyaye dıvırda ravekere tavuyaye uprışimare. Onların kızının güzelliği. Yine burada bir ın görüyoruz. O kız ya da güzellik kime ait? Onların kızının güzelliği. Tamlayan aslında hep onların. O yüzden ne yapıyoruz? Büküme uğratıyoruz. Yine ın anlamını görüyoruz. In anlamını alan kelime büküme uğramış ve burada çoğul büküm zamiri kullanılmış. Örneğin burada zamir değil de misafir olsaydı, meyvan olsaydı yine bükümlü halini kullanmamız gerekiyordu. Ne diyecektik o zaman? Meyvanan diyecektik. Az önce gördüğümüz büküm ekini kullanacaktık. Rengi kulilkan. Kulil tavuyaye, raveker tavuyaye, ucibel kasta pırjmariye dikim, tavanga pırjmariye standiye. Çiçeklerin rengi. Ne yaptık? Kürtçe'de tersi oluyordu pozisyon olarak. Yine in anlamını veren büküme uğruyordu. Burada çiçeklerin diyorum. O yüzden bükümlü hale getireceğim. Ve isim kullandığım için büküm ekiyle kelimeyi büküme uğratacağım arkadaşlar. Birincisi bu şekildeydi. İsim tamlamalarında tamlayan büküme uğrar. Dravekande, raveker, dıtave. Ya diyem çubu, pırtuk liser, maseye, herkes bu xwazim ki maseye de cinaf bikarbînim, pırtuk liser weye. Ravekina vê çêvanime çi gotibu, navderên ku piş daçekan tên ditewin. Peyvên ku piş daçekan tên ditewin hevalo. Ve ez ji Batmanê me, ew Batman ji te wan gene wisa piş daçek ve ditewe. Edatlardan sonra gelen isimler büküme uğrar arkadaşlar. Bizim çokça söylediğimiz bir kural bu. Bazı anlamlar veriyor. Örneğin masanın üstünde burada. Yine o aslında o in, o nun anlamını yine veriyoruz. Ama bunun yanı sıra birliktelik, bulunma, ayrılma, yönelme gibi anlamları verir arkadaşlar. Edatların tipik özelliği bu. Edatlardan sonra kelimemiz büküme uğrar. Ya büküm ekini kullanacağız ya da bükümlü zamir kullanacağız. Örneğin, li ser maseye
masanın üstünde. Burada liser üstünde edatından sonra gelmiş ve masa kelimesi dişil olduğu için mor rengi görüyoruz. Yine dişil büküm eki var. Eğer ben burada zamir kullanmak isteseydim yine bükümlü zamir kullanacaktım. Liser veye diyecektim. Ya da bıtere, bıtere, seninle ne demiştik? Bıre kişiler için birliktelik anlamını veriyordu. Edatlardan sonra büküme uğradığı için kelimemiz bükümlü zamir kullandık. Bükümlü zamir kullandık. Eğer ben burada yine Ayşe'yle demek isteseydim Ayşe'ye re demem gerekiyordu. Orada yine büküm ekini eklemem gerekiyordu. Ligel zozane disa pişta çeken dibinin ku zıttaviyaye herkes bu hazım cevide disa cinaf bıkar benim ezbeşim. Ligel ve zozanın yanında yine burada bir ın görüyoruz şuradaki gibi. Ne dedik? Bu anlamları veren kelime büküme uğrar. Zozan dişil olduğu için dişil büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Navbera one de buradan prajmari ekibinin ez çıdıkım cinaket tavan dibi karbinim. Hekenav buyam karbu ez beşim navbera hevalande kartafa prajmari ez karmedi dibi karbinim. Yine onların arasında burada yine ın halini görüyoruz. Yine ın olan kelime büküme uğruyor arkadaşlar. Edatı da görüyoruz burada. Navbera one de onların arasında. Edattan sonra büküme uğramış. Eğer isim kullansaydık arkadaşların arasında deseydik yine o ın halini görecektik. O zaman arkadaşlar büküme uğrayacak. Hevalan olacak. Şuradaki an gibi. Hani diyorduk ya oradaki an sona gidiyor kelimenin. Ez jibatmanime emzanın pışta çekti. Ve ez jibatman me şaşe. Ez jiamet me şaşe. Ez jibatmane me. Disa jiber kume gotu bu bajar mene bakartafa tavanga me tavuyaye. Bunun arkadaşlar dedik ki aslında motomot çevirisi üstünde durmuştuk bunun. Ben Batman'danım. Tıpkı İngilizce'deki gibi I am from var ya oradaki dan'dan anlamı bizdeki j ile sağlanıyor. Ama anlam olarak çevirince ben Batmanlıyım. Burada o Batman'dan anlamını veren o from'un yerine biz j kullanıyorduk. Dan'dan anlamını veren ve ondan sonra da büküme uğruyordu. Ne demiştik? Bütün şehirler dişil kabul ediliyor. O yüzden dişil büküm ekini görüyoruz. Bunun yerine şey edebilirdik. Ez juve derime örneğin. Zamir de kullanabilirdik. Ya seyem ez şive duhum anca şive de buhazım ku cinab keki bikar benim ez beşim ez ve duhum. Çimaz burada zıtavinim hevalno me çıgotu bu zıdem uraveyn ko kademan hatep karaninin de vakteman ha demabe nezik ravaya fermani ravaya hostik o her vakitin bir eser dıtave. Arkadaşlar ne dedik? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı zaman ve kiplerde nesne büküme uğrar. Sanırım ikinci kurun ilk konusu da buydu zaten. Zamanlarda nesne durumuydu. Ne yapıyorduk? İşte gelecek zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Şimdiki zamanda nesneyi büküme uğratıyorduk. Peki ne zaman nesne büküme uğrar arkadaşlar? Şimdiki zaman kökünün kullanıldığı tüm zaman ve kiplerde. Bu emir kipi de olabilir. Bu istek kipi de olabilir. Her şey olabilir. Bizim için ipucu şimdiki zaman kökünün kullanılması. Zaten geçmiş zaman kökünde bundan önceki derslerimizde görmüştük. Emlüminakin hobilerin es şive duhum. Aslında bu ne? Ben onu yiyorum arkadaşlar. Ben yemeği yiyorum. Orada o nesneyi büküme uğratıyoruz. Şimdiki zamanda nesne büküme uğramış. Ezi haniye ki bıkrım. Ben bir ev alacağım. Herhangi bir ev alacağım. Hani eril olduğu için eril ve belgesiz büküm eki kullanılmış arkadaşlar. Haniye ki bıkrım. Herhangi bir evi alacağım. Zelal pürtükan duhuyne. Bu gelecek zaman cümlesi. Şimdi bir daha şimdiki zaman cümlesine döndük. Zelal pürtükan duhuyne. Zelal kitapları okuyor. Burada pürtükan bükümlü hali. Eğer ben zamir kullansaydım zelal van duhuyne. Onları okuyor diyecektim. Yakın gelecek zaman cümlesi. Ez dikim ve bibinim. Ben onu görmek üzereyim. Burada onu nesne olduğu için nesne büküme uğramış arkadaşlar. Zaten dişil bükümlü zamiri görüyoruz burada. Bir de emir cümlesi var. Xwarine buxe. Ya bıraksı ve hevoki çiye tu xwarine buxe. Leme gotu bu çent karın bejin xwarine buxe. Musajı fermane bidin. Uçi bu megot ev mesela yani ravin fermani de jiber kokada manhatib karanin bir eser tavuyaye. Yemeği ye dediğimde arkadaşlar aslında bu sen yemeği yedir. Hani emri biz karşımızdakine veriyoruz ya. Orada sen özne, yemeği nesne ve ne oluyor?
şimdiki zaman kökünü kullanıldığı her yerde nesne büküme uğruyor arkadaşlar. Bir de geçmiş zaman dersimizde görmüştük. Her zaman yalın olana göre çekimliyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Örneğin burada ez, zelal, ez hep bunlara göre çekimlendi. Bir tek emir kipinde durum farklı. Onda zaten emir kipini anlattığımız Rabia Fermani dediğimiz derse dönerseniz görürsünüz farkı. Şimdi dördüncüsüne geçelim. Min do pirtûkek xwend an çêkez cihê min de bixwaz navekî bikarbînim berîtanê do pirtûkek xwend û di her du hevokan de jî halê tewandê dibînin çima hevalno kesên ku waneya dema borî temaşe kir be baş dizanê divî micarê di demên borî de hekelê ker gerguhez be kirde ditewe. Geçmiş zamanlarda eğer fiil geçişliyse özne büküme uğrar. Bunu geçmiş zaman derslerinde çok öğrendik. Çok üstünde durduk arkadaşlar. Örneğin min pirtûkek xwend, ben bir kitap okudum. Aslında bu ben nedir? Ezdir değil mi? Ama geçişli olduğu için okumak fiili büküme uğrar. Ben kitap okudum. Ve ne demiştik? Asla bükümlü olana göre çekimlenmez. Asla bunlara göre çekimlenmiyor. Hep burada da nesneye göre çekimleniyor arkadaşlar. Bakın başka söyleyecek bir şey. Hem bir de arkadaşlar eğer dersi izlemediyseniz diye söylüyorum. Umarım o dersleri izleyip sırasıyla buraya gelmişsinizdir. Ne oluyordu? Geçişli fiil neydi? Nesne alabilen fiildi ve bunlarla ilgili bir sürü ipucu verdik. Dedik ki neyi kimi sorularına cevap veriyorsa geçişlidir. İşte vücudumuzun bir parçasıyla yapıyorsak örneğin kendin ya ağızla olur ya gözle olur geçişlidir. Ondan sonra kırın varsa fiilin içinde geçişlidir. Hep bunların ipucusunu da vermiştik zaten. Ve name şant. O mektup yolladı. Burada şandın geçişli bir fiil. Hatta demiştik ya andınla bitiyorsa geçişlidir. O yüzden öznemiz büküme uğradı. Zilane name şant. Arkadaşlar burada zamir vardı. Eğer ben zamir yerine isim kullanmak istiyorsam, örneğin zilan demek istiyorsam o zaman dişil bükmekini eklemek zorundayım ona. Büküme uğratmak zorundayım. Böyle durumlarda dediğim gibi hep ipucu olarak kafanıza oluşturun. Yani ez name şant mı diyoruz yoksa min name şant mı diyoruz? Min dediğimize göre orada büküm vardır. O zaman bükümlü hali kurallarına göre uygulamamız gerekiyor. Wî du qedeh çay ve xwarin. Ve xwarin dîsa lêkereke gerguheze û ev hevoka demaboriyê ji ber vê yekê em çi dikin? Em ditewînin halê wî bikarbînin. Hekes bixwazim cêvî de dîsa nav bikarbînim. Ez ê bêjim Ehmedî du qedeh çay ve xwarin. Bala xwe bidin li gorî du qedeh çayê hatiye kişandin lêkera me. Hevaleke gazî te kir. Gazî kirin lêkereke gerguheze ji ber ku tê de kirin heye an jî gazî kê kir gazî te kir bersif heye ji ber vê jî divê kirde bitewe divir de tewanga me an ne binavkirî ve tewyaye. Ev hevalekî ku ne diyare û jine ji ekê em fehm dikin. Hevaleke gazetekir bir arkadaş seni çağırdı ama herhangi bir arkadaşlar. Burada belgesizlik var. O yüzden belgesiz olan büküm ekini kullandık ve arkadaş kadın olduğu için kadın olan dişil büküm ekini kullandık. Gazi kırın işte seni çağırdı, sana seslendi. Kırın olduğu için kırın olduğu her fiil geçişlidir demiştik. Arkadaşlar şimdi beşincisine geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Türkçe'de hani bu işte örneğin bana, benden, beni, benim bu hallerin hepsini biz büküm ile sağlıyoruz. Bu gördüğümüz ekler ya da zamirlerle sağlıyoruz. Yani ben dediğim dışındaki bütün durumlar ya da masa dediğim durumdaki bütün durumlar, örneğin masaya, masayı, masada, masadan hepsinde büküm eklerini kullanıyoruz. Bu anlamların hepsini büküm ekleriyle veriyoruz. Tek bir durum hariç arkadaşlar, o da geçmiş zaman. Çünkü örneğin min huant dediğimde ben yedim oluyor. Direkt artık beni, bana, benden gibi bir şey yok. Direkt ben oluyor. Ama bunu da çok ayrıntılı zaten gördük arkadaşlar geçmiş zaman dersinde. 7 ve 8. derslerimiz bunun üstüneydi. Onlara bakabilirsiniz. Bu güzel bir ipucudur. Dediğim gibi ben dediğim tüm durum dışında ya da masa dediğim ya da kalem dediğim yalın halin dışında hani burada Türkçe'de işte yönelme haleki var, bulunma haleki var. Bunların hepsini biz Kürtçe'de büküm ile sağlıyoruz arkadaşlar. Enverin yap Benjamin. Vak min seri ders vane de şigot me ev tiş nedit hattenha ez çum male
Ez çum vederi. Arkadaşlar şimdi biz geçmiş zamanı görünce işte geçişsiz ise ne oluyordu? Zaten nesne yoktu. Özne de yalın kalıyordu. Özne göre çekilmiyorduk. Es çum gibi. Ama burada es çum hali bir tane büküm hali görüyoruz. Peki neden burada büküm var? Arkadaşlar bu Kürtçe özgü bir kural. Dehemu demande hokerin cih dıtavın. Burada ev dediğim şey hokerin cih yani böyle yer zarfı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde adlandırılıyor ve büküme uğruyor arkadaşlar. Geçişli ya da geçişsiz olması fark etmeksizin hokerin cih dediğimiz bu yer zarfı büküme uğruyor arkadaşlar. Ve bütün zamanlarda yani geçmiş zaman, gelecek zaman, geçişli alakasız her durumda büküme uğruyor. Bir de arkadaşlar bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum. Aslında Kürtçe ile ilgili güzel bir özellik. Şimdi bazı fiiller vardır ki bu fiillerde biz pozisyon değiştiriyoruz. Örneğin gitmek, çun. Örneğin gelmek, hatin. Örneğin ketin, düşmek. Frin, uçmak. Böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde arkadaşlar bu yer zarfı hep cümlenin sonuna gidiyor. Aslında Kürtçe'de normalde cümle yapısı nasıl oluyor? İşte özne oluyor, nesne oluyor, yüklem oluyor. Sadece böyle pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde fiil nesneden önce geliyor arkadaşlar. O artık nesne mi diyorsunuz, yer zarfı neyse o hep en sona gidiyor arkadaşlar. Bu da Kürtçe ile ilgili bir özellik. Örneğin es şive dokun dersem orada özne nesne yüklem ama es çummal dersem burada fiil ortaya geliyor. Sebebi de bu yani hareket bildiriyorsa o diğerini sona itiyor arkadaşlar. Ne dedik? Fiilin geçişli geçişsiz olması fark etmeksizin tüm zamanlarda yer zarfı büküme uğrar. Şimdi bu güzel bir örnek, bu çün gitmek örneği. Ez çimale ben eve gidiyorum, büküme uğradı. Bakın bu nesne değil artık. Türkçe'de dolaylı tümleç diye geçiyor, Kürtçe'de yer zarfı diye. Eve gidiyorum. Ez biçimale eve gideceğim. Ez dikin biçimale eve gitmek üzereyim. Biçemale eve git. Ez çummale eve gittim. Hepsinde de o eve anlamını vermek için, örneğin burada geçmiş zaman cümlesi ama fark etmeksizin geçişli olması, o mal kelimesi büküme uğruyor. Evhat İstanbul'u, o İstanbul'a geldi. Yine büküme uğradı. Zaruk bazdan Dibistani, çocuklar okula koştular. Yine o okula dediğim şey büküme uğradı. Seynik ketin erdi, tabaklar yere düştüler. Yine bakın yere dediğim şey büküme uğradı arkadaşlar. Belli, em nihacı hatin hindariye ki divande emme biçardiler rast emme hil biçerin nave çiye. Nave mamoste çiye, nave mamoste çiye, anji nave mamoste çiye. Bersiva rast ki jane hevalno, divirde rave ke, mego rave kerdi tawe, ango bersif halet tavan diki jaye, nave mamoste. Burada ne isim tamlaması var? Büküme uğruyordu sondaki kelimemiz. Öğretmeninin onun anlamını veren. O yüzden büküm eki olan bir tek bu var arkadaşlar. Buradan da o mamostenin erkek olduğunu anlıyorum zaten. Ya duyem lavık cihekiye meçi gotu bu tış da çekti ve dve halet tavan dibe dvırde batman çok arıyor. Çok ne eve Hevano i tawanga nere leme gotu bu bajar meneç bervi i jinabe çisem Suriye. Arkadaşlar aslında iyi de büküm eki. Şimdi büküme uğraması gerekiyor edattan sonra olduğu için. Ama biz ne dedik? Bütün şeyler dişil kabul ediliyor. O yüzden j amedi dememem gerekiyor. J amede demem gerekiyor. Bazı yerlerde şöyle bir konum var. Mesela j amedi değil de amediye gibi. Böyle konularda duyarsınız ama j'yi gördük mü unutmuyoruz. Büküm eki, dişil büküm eki geliyor şeylere. Kondekar dıçın an dibistan dibistaneke dibistani. Ve meçi gotu bahevalno ev hokeri cih ditaviya ev jih bitawe kijan tavan getvirde kondekar dıçın dibistani. Ev ve katandeke ne tavan ge ev jih hale haruye. Kala tekir kalkırın lekereke gergüheze ev hevok hevoka demaboriye hevokin demaboride kırdadı tawe ezi hali tavan gibi karbinim ev her duşi harune nabın ango cevap beye bersivame beye wan kala tekir kaçmın re çayeke tıştek dagre ha medve vani de ne kotle me beri gotu bu
çayeke kaçakı, an çayeke kaçakı, an çayeke kaçak. Peşi hum bu fikrin. Vardıkım unjit zanın. Bersif çiye var no? Bersif çayeke kaçakı. Jiber ku jibir nekin nav derdi tavun. Heval nav ango renkte natavun. Arkadaşlar kaçak çay burada kaçak sıfat görevinde ve unutmayalım isim soylu sözcükler büküme uğrar. Sıfatlar büküme uğramazlar. Mesela işte Pelavin sor derim örneğin kırmızı ayakkabılar. Orada sor büküme uğramıyor sıfat olduğu için. Emvarın yaşaşemin meyvan nahun dıvırda çiye hevokeke deman haye deman hade bre serdeteve ezi hali tavange bikarbinim fravin haruye fravinen evvakatandeke ne tavange fravine tavange bersiv aye. Hevokeke dema beheye ezi bibinim ezi hevala bibinim hevaleke bibinim an heval bibinim ki jan raste hevalome çigot dive bresel bitewe dema bede newsa şu ev haruye ev qatnabe hevalno hevala ev an netawanga dibes bitewinim ev av vekatandeke vakit diya min ev netawange noho çibe ezi hevaleke bibinim. Arkadaşlar ben bir arkadaşı göreceğim. Burada belgesiz büküm ekini görüyoruz. Ne dedik? Nesnenin büküme uğraması gerektiğini öğrendik gelecek zamanda. Burada bir gelecek zaman cümlesi nesneyi büküme uğratacağız. Burada hevala, hevala bibinim. Bu yanlış hevalan derseniz yani sonunda ne varsa doğru. Hevalan arkadaşları göreceğim oluyor. Ama burada hevala diyor. A sadece büküm eki değil, vekatandek dediğimiz diğer tamlama eki. Örneğin hevala baş, iyi bir arkadaş. Ama orası artık büküm değil arkadaşlar. Ez ne ditim? Disam emitçi bükün kırdeye bıtavinin. Ditinle kereke gel göze. Ef hevok hevoka dema borye. Dıvırda cinafutune nafeye mi nave tavan dibi karbinin. Arin heye. Arin nave meye yani musa kabul kır. Baku mercebin le bersev de min vek me kabul kır. U dive ev nave me bıtave. Ango bibe. Arine. Ne demiştik arkadaşlar? Geçmiş zamanda fiilimiz geçişliyse özne büküme uğrar. Öznemiz burada arin. Ben arini kadın kabul edip cevap verdim. O yüzden dişil büküm ekini kullandım. Arine. Beli hevalen heja em hatin davya vanaya xwe hevi dikim ev vanec bo ve Sude bu ve Hindistan femkirin. Hatta vaneye gidin xwe baş binerin wek min got ev wane dawiye lê me hin waneyên din jê me çêkin bi hev me hin micaran bibînin. Hatta vaneye gidin li xwe miqate bin hevarno. Arkadaşlar ikinci kurun sonuna geldik ve dersimizin de sonuna geldik. Başka dersi görüşünceye kadar dikkat edin kendinize. Başka dersin eğer duyurusunu yapacaksak bunu Twitter'dan yapıyoruz zaten. Oradan takip edebilirsiniz ya da buradan da görebilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Ama gramer konularımız bitti. Şimdi daha önce bir öneri gelmişti derslerden, yorumlardan birinde şey diyordu işte bütün zamanlarla ilgili bir ders olsa. Yani böyle bir gramer kuralına göre değil de sadece örneğin bir fiilin tüm zamanlarda kullanımı. Belki böyle bir ders yaparız. Eğer sizin de başka önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Mutlaka biz onları değerlendiririz. Hepsini okuyoruz zaten. Diğer dersi görüşünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Çalışmayı ve Kürtçe öğrenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. But yes, finally we تعرف مخرج يا كذا حكي سوي درجة أسني بيش قمة بدر خوش نقول يا بس إيش بيش تشتكي وده عليك yes, thank you for watching. It was the كان بس شو بكم يا جاردن إز بدر بتسابيش ما مس شو بكم I mean it's a good wish لا شنو جاردن بدر جاردن Mrovenjus pardon arkadaşlar okuyamadım. Mrovenjus Ez vedir bisab okuyayım. Kendimi halsiz berkum botte vedere semtürkürü bu. Tamam vedere şey. Acaba bu gönlüm benim şifatma dizaplar. O flüt çalmayı biliyor. Şimdi just ki evvela dengemeyeceğim.
Ay. شوف دي صابجم ها. Ez بدي صابجم. Bu boş. Heviydi çoğuzum farklı edeceğim go. Taktırım hiç nekim ama. Nave hoş kekem. Hoş ya. Slav. Navemin alane. Ez biz Yardım. Metekemin benim bir halam var diyor. Selam bezledim bebeğim. Endameki meydin jeheye. Ben seninle çok eğleniyorum. Kalıp bu. Tamam eziş çarda hindariye desbip lanet öyle. Endameki meydin jeheye. Endameke meyi Hazretim bebeğim. Endameke meyadın şeheye. Endameke meyadın şeheye. Onu çok mutluyuz. Hani siz biz farklı söylüyoruz diyebilirsiniz ya da burada böyle söylüyoruz. Eyvallah. Bakın şiir çalış. Ay ezberi sattım ya. Aslında bu ne? Kırın fiili değil mi? Kırın kaç kere bu disa. Bastian. Emme verin. Biz geleceğiz. Eyvallah bu börük. Ümmedeniz büyüktür. Abi hiç büyüktür. Eyvallah müthiş 41. büyüktür ya. Sen önce bir kendiniz bulmaya çalışın. Sonra benimkinden kontrol edersiniz. Geli hevalin heja bername me davim bu emji cejna ve carek edin piroz dikin bixatre ve. Hey akapna kırtene bu ya. Kamam ses carek edin bikrin. Geli hevalin heja luha başnirin luha mukatebin behaviya hevdetini. Eyvallah anaya girdin. Allah Allah. Geli Kurdezeneja, Umherat'ın Fergal Kurdi. Arkadaşlar Kürtçe derslerimize hoş geldiniz. Bundan sonra haftanın 3 günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hep birlikte en temelden başlayıp en ilerideki seviyelere kadar Kürtçe öğreneceğiz. Öncelikle ben kimim? Benim ismim Gülistan. Halihazırda Enstitüya Kurde İstanbul'da yani İstanbul Kürt Enstitüsü'nde Kürtçe dersleri veriyorum. Şimdi gelin biraz konuştuğumuz dili tanıyalım. Kürtçe, Hint-Avrupa Dil Ailesi'ne ait bir dil. Hint-Avrupa Dil Ailesi'nin İrani Diller Kolunda yer alıyor. Avrupa dilleri ve Farsça gibi diller Kürtçenin akrabaları arasında sayılıyor. Peki Kürtçenin kurmancı lehçesini öğreneceğiz dedik. Diğer lehçeler neler? Arkadaşlar Kürtçe 7 tane lehçeye sahip. Kurmancı, Kırmancı, Lekki, Lori, Sorani, Kelhuri ve Hevrami Kürtçenin diğer lehçeleri arasında yer alıyor. Bu dersler Kürtçesini geliştirmek isteyen Kürtler ve en baştan Kürtçe öğrenmek isteyen Kürt dostları için hazırlandı. Umarım siz de en güzel şekilde faydalanır, öğrendiğiniz bilgileri kendi yaşamınızda da kullanırsınız. Yeryüzündeki en temel haklardan biri ana dilini konuşma hakkı arkadaşlar. Gelin hep birlikte Kürtçeyi konuşalım. Evlerimizde, eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla Kürtçe konuşalım. Kendinize iyi bakın. Güminin hayır hoş yeri.
Geli hevalên hêja û xêratên Fêrga Kurdî îro em dest bi asteke nû dikin, em dest bi asta duyem dikin. Ev wanê jî waneya yekem a asta duyem e. Em ê di vê waneyê de di dema niha û dema bê de analiza birêserê binêrin û her wiha em ê hînî mijareke nû bibin. Tewanga nebin avkirî. Ji xwe asta yekem de me dema niha û dema bê bi berfirehî me dîtibûn, niha em ê li ser birêserê bisekinin. Yani object, nesneyi bisekinin. Arkadaşlar ikinci kurun ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kurda ayrıntılı işlediğimiz şimdiki zaman ve gelecek zamanı bir tekrar edeceğiz. Ve biz bu zamanları görünce daha çok fiil çekimine ve özneye bakmıştık. Şimdi bu dersimizde ise nesnenin durumuna bakacağız. Şöyle açıklayabiliriz. Ben elma yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim diyoruz Türkçe'de. Ama bunu Kürtçe yazarsak ya da Kürtçe söylersek ben elmayı yiyorum ya da ben elmayı yiyeceğim demek zorundayız. Bu elmayı kavramını göreceğiz yani. Zaten artık yavaş yavaş mantığının oturması gerekiyor değil mi? Elma dediğimiz yani yalın olan her durum dışında elmayı, elmada, elmadan derken hep bükümlü halini kullanıyoruz. Peki ben herhangi bir elmayı yiyorum ya da ben bazı elmaları yiyorum. Yani o belirsizliği nasıl vereceğiz? O belirsizliği de Tawanga ne binafkiri konusuyla vereceğiz. Tawanga ne binafkiri. Şimdi ilk dersimize geçelim. Yalnız dersimize geçmeden önce şöyle bir bilgi de verelim. Artık ikinci kur olduğu için Türkçe ağırlıklı olacak. Özet olarak ya da önemli yerleri yine Türkçe açıklayacağız. Nihalji em derbasi dubaraya dema niha bibin. Hevano wek me got şuha me berfrehi me dît dema niha. Lêker çawa çed bu em pêşî ser mînakekî biçin. Ez diçim. Burada dı yekeye kartefa dema niha. Çe heye koka dema niha. Uj bo ezê im heye kartefa kesane. Ev her sitên ba hevdu êdî lêkerê pekdînin di dema niha de. An jî ez naçim êdî dibe neyîn ya wê. Me sê cureyên lêkeran dîtibûn. Xeru, pêkhatî û hevedudanî em ê niha yek bi yek mînakê wan binêrin. Lêkereke xeru xwarin em zav bikartînin. Kokawî tenê xwe ye. Em çawa dibêjin di dema niha de ez dixwim. Ez dixwim an jî ez naxwim. Sê cureyên lêkerên pêkhatî hene. Yek bi înê dixedin, yek bi andinê dixedin û her wiha lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin. Hevano yê înê dixedin zav hêsan. Em tenê înê davêjin û kok dimîne destê me de. Wek mînak kelîn lêkera me ye. Gava em înê bavêjin destê me de tenê kel dimîne kokawî. Gavaz bêjim av dikele êdî ez wateya av niha dikeleyê didim. An jî av nakele neyîn ya wê. Wek gerîn, wek firîn, wek bezîn. Ev ser mînakê vê cureyî ne. Lêkerên ku bi andinê dixedin dîsa hêsanê reya wa em çi dikin andinê davêjin cihê de întînin. Êdî koka kelandinê dibe kelîn ew dikelîne bu hevokekê dema niha. Em hevdû nexin kelîn koka kelandineye, kel koka kelîneye. Lêkerên ku bi pêşgirê çêdibin hinek diguherin. Hevano me asta yekem de me gelek car me binêwî xêz kir. Me got kurmancî de her tim ya giring lêkera me ya bingehîne. Ji ber vê yekê em qartafên kesane, qartafên demê an jî qartafên neyîniyê her tim tînin pêş ya an jî paş ya koka lêkera me ya bingehîn. Wek mînak. Vekirin ji kirinê bûye vekirin. Aslında kirin lêkereke din e, êdî ve hatiye pêşiya wê bûye vekirin. Ez çi dikim? Koka kirinê tenê kê ye, ji ber wî jî ez diye yani kartefa dema niha ez dixim vê derê nî ve û kê ye yani pêşkir û kê ye. Çawa çêbe tu ve dikî, ez ve dikim, em ve dikin, her tim dikeve navberê. Her wiha kartefa neyînî jî tu ve nakî, ez ve nakim, dîsa dikeve navberê. Lêkerên hevedudanî çawa bûn? Yek lêker hebû, yek jî cînav, daçekan pê veke nû hebû. Dihatin ba hevdû, lêkereke nû çêdkirin, me ji van re jî digot lêkerên hevedudanî. Wek mînak amade kirin, bala xwe bidin dîsa ji kirinê bûye. Çi gava me ev mijar dît, me got kirin an jî bûn ji van gelek lêker çêdibin. Yek jî ev e amade kirin êdî lêkereke nû ye,
Ez dîsa kirinê dikişînim. Koka kirinê çi ye? Tenekê ye. Gava ez bêjim em amade dikin. An jî ez amade dikim, tu amade dikî, an jî ez amade nakim. Hevalno me ev sê cûreyên lêkeran. Me di asta yekem de cuda cuda, di dersên cuda cuda de me dît û jî dikarin li van bi berfirehê binêrin û kemasîn we hebe û dikarin çareser bikin. Arkadaşlar, şimdiki zamanın kısa bir özetini geçelim. Şimdiki zamanda zaten 3 ders ayırıp çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük birinci kurda. Eğer eksiğiniz varsa önce o dersleri izlemeniz daha faydalı olacaktır. Fiilimiz nasıl çekimleniyordu? Leyker yani fiilimiz. Dı vardı şimdiki zaman eki. Kolka demanha vardı. Kolka demanha'yı da şöyle söylemiştik. Türkçe'de 2 tür kök var. Bir şimdiki zaman kökü, tıpkı burada olduğu gibi. Bir de geçmiş zaman kökü. Geçmiş zaman kökünü tüm geçmiş zamanlarda kullanıyoruz. Şimdiki zaman kökünü şimdiki zamanda, gelecek zamanda ya da birçok tipte kullanıyorduk. Ondan sonra da kişi eklerini getiriyoruz arkadaşlar fiilin sonuna. Burada 3 tür fiil görüyoruz. Bunların her üçünde birinci kurda ayrı ayrı çok geniş bir şekilde işlemiştik. Haru yani sade fiil örnek olarak farenin yemek yemek fiilini verebiliriz. Bunun şimdiki zaman kökü sadece hue. Bakın, önce zamirimizi kullanıyoruz. Ben için es. Şimdiki zamanda da geniş zaman aynı şekilde oluşuyordu. Dı getiriyorum, kökü getiriyorum, hue ve ez için olan kişi ekine ez dihum, ben yiyorum oldu. Türemiş fiillerde işimiz biraz daha kolaydı. PKT yani türemiş fiillerde. Çünkü bunlarda kök bulmak daha kolaydı. Örneğin kelin yani. Bu ne? İnle biten bir fiil grubuna giriyor değil mi? Ne demiştik? İnle biten bütün fiillerde sondaki ini atarak kökü elde ederiz. Her ne kadar sade fiillerde kökler düzensizse de bunlarda ini atarak direkt kökü elde edebiliriz. Buna örnek olarak frin uçmak verebiliriz ya da yarın gezmek verebiliriz. Bazin koşmak verebiliriz. Kelinden in atınca elinize kel kaldı kökü, kaynamak fiilinin kökü. Av dikele dediğimde artık su kaynıyor demiş oldum. Eğer bir fiil andın ile biterse andını ine çevirerek yeni fiil kökünü oluşturabiliyoruz. Kelandığında, kaynatmakta andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz. Kelin artık kelandın fiilinin, kaynatmak fiilinin kökü oldu. Evdi kelin ne dersem o kaynatıyor olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Ne demiştik? Eğer bir fiil inle bitiyorsa işte kaynamak, kızarmak, gezmek, uçmak, koşmak gibi kendi kendine olma anlamı var biraz. Eğer andınla bitiyorsa biz o fiili geçişli yapıyoruz. Kaynatmak, kızartmak, gezdirmek. Hep fiilin sonuna andın ekleyerek bu şekilde dönüştürebiliyorduk. Dediğim gibi bunları çok ayrıntılı görmüştük zaten. Örnek alarak oluşmuş türemiş fiillerde ise durum biraz daha değişiyordu. Çünkü ne demiştik? Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiildir. O yüzden biz çekimlerken fiilleri asıl fiil kökünün önüne getiriyoruz eklerimizi. Ve kırından oluşmuş, yapmak fiilinden oluşmuş yeni bir fiil, açmak fiili oldu. Ben dedim ki her zaman asıl fiil önemli. Kırın fiilinin kökü, yapmak fiilinin kökü sadece ke. O yüzden ben zaman ekini ya da olumsuzluk ekini ya da kişi ekini hep k'nin önüne ya da arkasına getiriyorum. Benim için her zaman önemli olan asıl fiilim. Burada ve sadece bir örnek. Belli başlı örnekleri de görmüştük. Mesela ve kırın var. Ra vardı, ra kırın gibi. Hıl vardı, hıl kışın gibi. Bunları zaten artık aşina oluyoruz. Birkaç tane var, çok fazla yok. Yine dediğim gibi PKT konulu derste, birinci kurda bunların hepsini ayrıntılı görmüştük. O zaman ben tu ve the ki dersem sen açıyorsun demiş oluyorum. The'yi nereye getiriyorum? Asıl fiilimin önüne getirmiş oluyorum. Evet, dudani birleşik fiil. Bu da nasıl oluşuyordu? Bir fiil, onun yanında ya bir kelime olur ya bir edat olur ya da bir zamir ya da birkaçı birden olmuş oluyor. Ve bunların hepsi bir araya gelip yeni bir fiil oluşturuyor. Burada da kırından oluşmuş bir fiil var. Kırın yapmaktı. Amade kırın hazırlamak oluyor artık. Yine kırını çekin diyorum. Asıl fiil kırın olduğu için. Şuradaki mantık gibi. Em amade dikın dersem biz hazırlıyoruz olmuş oluyor.
Hepsinin olumsuzunda ne yapıyoruz? D'yi kaldırıp yerine na'yı getiriyoruz. Ez duhum, nahum, av dikele, av nakele, ev dikeline, ev nakeline, tu ve diki, tu ve naki, em amade dikin, em amade nakın gibi. Bu da şimdiki zamanın özetiydi. Nahal ceme derbası dema bey bibin. Dema bey de İşte kuem dema nahim bibin kareme hesantre jiberku disa koka dema nahiye. Leker çava pekti edi cihe diye de bu heye. U koka dema naha heye. Disan koka dema naha bu kartini. U kartafa kesane heye. Çoğu me kalsek beri me ev leker ditibun. Koka vaci me ditibun. Naham teni minakem wan binerin. Çava çetbet dema bey de gavaz beşim. Eze buxum. Burada D, anjime gotu bu ve eftef dema bey de deyim bu karani. De em diğer atkın cevi deji. Bu dini lekerame der kere peşeme. Eze buxum. Anji neyinyavi çubu eze nehum. Av de bükele. Av de nekele. Ewe bükeline. Ewe nekeline. Tuye beki. Tuye beneki. Hevanı dvırda şehne kıraştı göre. Ev neka hemen şekli çedbin le gaval le kerek bu peşkireki çebe em kartafa buye bıkar naynen. Ya bıraksi gelekes devoka xoda bıkartine em ne bejin evci şaşın le dı standart ede em musa kabul dik. Yani kartafa buye em bıkar naynen. Tuye veki, eze çekim, evi raze, vi şekli. Hevatıdan hiç disab hemen şekli emi amade bıkın. Vakımın got yani piştik hem koka deman hahim bibin ediyedin hesanın. Zakşık naguhere endisaj birnekin neynya ve gnneye çetbe. Hemut işten kubu bıye çetbin meçi dikir bıye davet cevide nedani. Vak senin necbo demabe. Gava ferman edecim. Gavaz bejim ve xarne buxwe. Eskarım disa bejim nexwe neyinyavi. Yani ez buye her gün davişim cevide nedinim. Evet arkadaşlar gelecek zamanı da biraz özet geçelim. Burada eğer şimdiki zamanı iyi anlarsak işimiz çok kolay çünkü aynı kökü kullanıyoruz. Koka demanaha yani şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. Bir iki farklılık var. Tabii ki gelecek zaman olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? G'yı atıyoruz, yerine b getiriyoruz. Şimdiki zaman kökümüzü kullanıyoruz ve bir de kişi ekimizi kullanıyoruz. Bunların az önce köklerini tek tek ele almıştık. Bir de arkadaşlar gelecek zamanda bizim bazı edatlarımız var, zaman edatları. Gelecek zaman için D ya da burada yazmıyor ama V bunlardan bazıları. Hepsini kullanabilirsiniz. En yaygın olandır. Eze, bakın burada D'yi attım artık B getirdim. Eze buhum dersek ben yiyeceğim oldu. Av D bükele. Ne yapıyorum? D'yi atıyorum. Yerine B getiriyorum. Ya da eve bükelinle o kaynatacak. Tuye veki sen açacaksın. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir b eki yok. Bunun sebebi ise yine birinci kurda ayrıntılı gördüğümüz bir nokta. Eğer bir fiil örnek alarak oluşmuşsa b'yi atıyorduk. B'yi atıyorduk. Olumsuzda yine kullanıyoruz. Tuye venekki olumsuz hali. Burada olumsuzluğu belirtmek zorundayız. Ama b'yi kullanmıyoruz. Kullanan bir sürü kesim var aslında ama standart olarak bunu kabul ediyoruz, bunu tercih ediyoruz. Bileşik fiil yine aynı şekilde kök değişmiyor, hiçbir şey değişmiyor. Eme amade bakın dersem biz hazırlayacağız demiş oluyorum. Peki, disa meev mücacı biber frehidit bu. Tavangan nafkri. Em hinek jijyana xamina kabidin. Ve kavaz beşim keçavi, bavi esfem dikim ku evve keseke jine. Yani meye zayandavi. Bakılır. Meye. Herkes bu fazın cihe ve de nav bıkar benim. Ez bejim mesela vek minak zozan. Herkes bejim keçal zozan efnek gem dimine. Şiber ku divez ve deri bıtavine. Çima dive bıtavine mehev cidiyeti bu. Zırave kandeya duyam her tın dıtave. Nexwazi çawa bejim ez zozane bıtavine. Ez bejim keçal zozane. Çima ez eyi bıkartine. Şuveye ete
edi bu keça zozani. Bu hemen şekli hekel kestisa jimbe yani mebe bave sultan na bave sultane. Hekez beşim keçavi anci bavevi ez wiye fem dikim ku ev kes mere. Zayanda vi ner emuta beşin. Hekez bu xazım cinavkna nav bikarbine. Yani ez nav bilim, ez ne beşim wî. Ez diyar bikim ku ev kes kiye. Ez çawa beşim keça adar na, keça adari. Dîsa jwiye îte û te peyvan nêr ditewîne. Bi heman şekilde bavê hogir neraste bavê hogirî de em bitewîne. Hevano me gotibu pêşî qartefa yani tewanga nêr ne mecburiye. Pêşî ne mecburî bû. Lê êdî mecburiye êdî em baldar bibin û em bikarbînin. Ji bo pirjimariyê dîsa mînakên xwe binêrin keça wan an jî bavê wan. Ez fem dikim ji wanê fem dikim ku ew kes pirjimar e. Ez qara du sê kesa dikim ez bêjim keça wan an jî qala bavê dîsa du sê kesan dikim dibêjim bavê wan. Hekez bixwazin cihê wanê de nav bikarbînim. Wek ez bêjim mêvan. Keça mêvan na neraste divê ez bitewînim û bêjim keça mêvanan. Bavê zarok neraste divê ez bêjim bavê zarokan. Ev an ji kurtê dîsa ji wanê an tê. Em divir jî dibînin ji xwe. Divir de mantıqeke wisa dikarin çekin. Wek gava em rû kesek hemberî me be em nabêjin keça tu. Em dibêjin keça te. An jî em dibêjin keça min. Divê em teqez bitewînin. An jî em dibêjin keça we. Ez ê vê tewangê çawa diyar bikin di navan de pêşî bifikirin hûn ditewînin an na. Heke hûn bitewînin divê hûn navê jî bitewînin û hûn ê çawa bitewînin bi qartafên tewangê bitewînin. Evet arkadaşlar, yine birinci kurda çok geniş bir şekilde gördüğümüz bir konu var burada, büküm kavramı. Büküm kavramının üstüne ayrı olarak bir ders yapacağız. Hatta 10. dersimiz, bu kurun son dersi bunun üzerine. Çünkü çok önemli bir konu. Şimdilik ipucu vermesi için bunu söyleyebiliriz. Eğer ipucudan fazlasını istiyorsanız yine bununla ilgili dersi izleyebilirsiniz. Ne demiştik? Tamlamalarda son kelime büküme uğruyordu demiştik. Keça ve ya da ba ve ve dersen, bakın bükümlü zamirleri kullandım. Onun kızı, onun babası demiş oluyorum. Burada onun dediğim o kişisi bir kadın. Çünkü kadın için olan bükümlü zamirini kullanmışım. Peki ben burada zamir değil de isim vermek istersem, o kişinin ismini belirtmek istersem nasıl söyleyeceğim? Örneğin burada iki örneğimiz var. Zozan, Sıldan, ikisi de kadın ismi. Keça Zozane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Ya da Bave Sultane, yine bunu büküme uğratmak zorundayım. Keçavi ya da Bavevi dersem anlıyorum ki o, yani vi dediğim kişi bir erkek. Çünkü erkekler için olan bükümlü zamiri kullanmışım. Peki ben yine bunun yerine isim kullanmak istersem Keça Adari ya da Bave Hogri, yani bu isimleri büküme uğratmak zorundayım. Bir de şöyle bir şey demiştik. Önceden bu eril büküm eki zorunlu değildi. Yani biraz inisiyatife bağlıydı, opsiyoneldi. Ancak artık o kural değişti ve bunları mecburi tutuyoruz. O yüzden bir sürü kişi, yani kullanmayan bir sürü kişi görebilirsiniz çevrenizde. Ama dediğimiz gibi yani artık kullanılıyor. Eğer kastettiğimiz kişiler, yani onların dediğimiz çoğul, yani onlar diyorsak çoğulsa nasıl söyleyeceğiz? Keçawan onların kızı, Bavewan onların babası. Benim yine isimlerde bu çoğulluğu vermem gerekiyor ve yine bükmem gerekiyor ikinci konumda olduğu için. Keça Mevanan dersem misafirlerin kızı, Bave Zarokan dersem çocukların babası. Arkadaşlar az önce o elma örneğinde verdiğimiz gibi hani dedik ya elmanın, elmada, elmadan, bunları söylerken hep büküm halini kullanıyoruz dedik. Bakın buraya Zozan'ın, Adar'ın, misafirlerin diyoruz. O un halini kullanıyoruz. Bu yüzden büküm halini kullanmak zorundayız. Evet. Şimdi nesne durumuna geçeceğiz. Bunları bir tekrar ettik. Çünkü artık göreceğimiz şeyler bu üç konuyla ilgiliydi.
Em binerin çi dibêje, di dema niha û dema bê de bireser ditewe. Hevano di dema niha û dema bê de. An jî gava ez, tu, ew, em, hûn, ew. Gava ez van bikarbînim, yani ez vaneka xer û bihêlim, divê biresira min, anko nesneya min, objeya min her tim bitewe. Di heb xer û nayên ba hevdû, du heb tewang nayên ba hevdû. Em dîsa assektin me hin mînakan dabû, em dîsa li ser wan bisektin, êdî me koka wan tevî fêm kir ez bawer dikim. Herkes bêjim ez dixwim, tamam ez dixwim êdî em hîn bûne çawa çekbe. Lê herkes tiştê ku dixwim bixwazim diyar bikim. Sêv wek mînan. Divê ez bêjim ez sêvê dixwim. Divê ez bireserê bitewînim. Min bi çi tewandiye? Bi qartafa tewangî tewandiye. Ez sêvê dixwim. An jî di dema bê de ez ê sêvê bixwim. Divê em êdî bi vî şeklî bêjin. Em neka xerûne di heb xer û nayên ba hevdû. Divê yek tewan dibe, di dema niha û dema bê de jî bireser ditewe. Kelandin. Kelandin. Heke tu dikelîne tamam mevdît. Di bir de pirsgirêk tune. Lê herkes bêjim av, ew tişta ku dikele av be, divê ez bêjim tu avê dikelînî. Tu av dikelînî kêm dimîne, hinek şaş dimîne. Tu avê dikelînî. An jî tu yê bikelînî dema bêye, tu yê avê bikelînî êdî di vir de bireser tewiya ye. Hevano bila bala we bikişine me lêkera kelînê dîtibû lê di vir de cih nagire. Kelîn, ji ber ku em nikarin bêjin. Ew lêker bireser nagire, ne gerguheze, em ê berfirehî dîsa werin ser vê miçarê. Dîsa lêkera vekirînê, ew vedike tamam me fehm kir. Herkes pace bikarbînin, divê ez bêjim ew paceyê vedike. Hatta di devoka me de êdî ev bûye ê, wek em dibêjin ew paceyê vedike, ez paceyê vedikim, tu paceyê vedikî, wek pace, em wisa dibêjin, ya bi rastî ji vir tê, kok paceyê û em bi êyê ditewînin. Di dema bê de jî tu yê paceyê vekî, dîsa divê ez bitewînim biresera xwe. Em amade dikin, tamam di vir de tiştek tuneye, lê heke bireser hebe, em şîv amade dikin na, em şîvê amade dikin. An jî nîniya wê em şîvê amade nakin. Em ê amade bikin, me ev dît, lê heke bireser hebe, em ê şîvê amade bikin. Yani dîsa tiştên me bi êyê ditewin, tiştên nêr bi îyê ditewin, tiştên pirjimar jî bi anê ditewin. Wek mînak ez karim vir de bêjim ez sêvan dixwim. Heke sêv jêkê zaftir be, ez dibêjim ez sêvan dixwim. Mesela ez du sêv bixwim, ez dibêjim ez sêvan dixwim. An jî ez ê sêvan bixwim. Divê ez her tim bitewînim. Arkadaşlar, burada çok önemli bir not var. Dema niha û dema bê de bireser ditewe. Yani diyor ki şimdiki zaman ve gelecek zamanda nesne büküme uğrar. Şöyle söyleyelim. Şu anda bu zamanlarda hep işte es, tu, ev, em, hun, ev yani yalın zamirleri kullanıyorduk. Zamir yalın olduğu zaman nesne bükümlü halde olmalı. Yani iki tane yalını yan yana kullanmıyoruz. Aynı şekilde iki tane bükümlü halde yan yana kullanmıyoruz. Bu söylediğim şimdilik biraz havada kalabilir. Geçmiş zaman konusuna geçince orada daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Örneklerimize bakalım. Ez duhum az önce gördüğümüz gibi ben yiyorum. Bunda bir şey yok. Ama ben yediğim şey elma ise ben elmayı yiyorum demem gerekiyor. Ne dedik? Elmayı anlamını vermek için hep bükümlü halde kullanıyoruz. Ez SV duhum. Burada elmanın cinsiyeti dişil kabul edildiği için şuradaki dişil olan eki kullandık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde gelecek zamanda yine büküme uğratmam gerekiyor. Eze SV buhum. Ben elmayı yiyeceğim demem gerekiyor. Kelandın fiilinde bakalım tutu kelini tamam burada her şey normal. Ama o kaynayan şey su ise benim demem gerekiyor ki sen suyu kaynatıyorsun. Tu ave dikelini. Tu ave dikelini. Bakın biri sade biri bükümlü. Ya da tuye bikelini sen kaynatacaksın. Tuye ave bikelini sen suyu kaynatacaksın. Arkadaşlar
ilk o fiil grubunda kelin kaynamak fiili de vardı. Ama mantığını siz de kurabilirsiniz. Kaynamak geçişli değil. Yani nesne almıyor. O yüzden ben nesneyi büküme uğratamıyorum o tür fiillerde. Şu anda elimde bir nesne yok. Kelin fiili için, kaynamak fiili için söylüyorum. Hani neyi kaynamak, işte kimi kaynamak, bu soruların cevabı olmadığı için onu geçişsiz kabul ediyoruz ve nesne almıyor fiil. Ama kelandın kaynatmak, neyi kaynatmak, suyu kaynatmak, çorbayı kaynatmak, bunların cevabı var, yani bu geçişli bir fiil. Vekirin açmak fiili ev vedike, yine bunda bir problem yok, o açıyor. Ama nesne kullanacaksam ev paceye vedike, o pencereyi açıyor. Tuye veki sen açacaksın. Tuye paceye veki sen pencereyi açacaksın. Em amadedekin biz hazırlıyoruz. Eğer orada yine nesneyi belirteceksem em şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlıyoruz. Ya da emi amadedekin gelecek zaman cümlesi biz hazırlayacağız ama emi şive amadedekin biz akşam yemeğini hazırlayacağız demiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi el seve dokum dersek az önce söylediğim şey ben elmayı yiyorum. Burayı anladık artık. Ancak burada elmayı dediğim şey belirli değil mi? Hangi elmayı yediğim belli. Çünkü çok spesifik konuşuyorum. Ben elmayı yiyorum diyorum. Ne bınafkri, tavanga ne bınafkri değilse artık o herhangi bir elmayı ya da bazı elmaları o belgesizlik halini vereceğim. Yani bu slaytımıza o belgesizliği vermeyi öğreneceğiz. Zaten yine ilk kurda artık çok üstünden geçmiştik bu bınafkri ne bınafkri. Belirtili belgesiz, belirtili belgesiz. Bunları öğrenmiştik. Sanırım çağrışım da yapıyordur. Şimdi tek tek bakalım. Seve duhum. Ben elmayı yiyorum. Bunun İngilizce karşılığı da I eat the apple. Yani the dediğim şey burada çok artık spesifik, kastettiğim elma çok spesifik. Ama ben bunu belgesiz yapmak istersem, yani herhangi bir elmayı anlamını vermek istersem, nasıl söyleyeceğim? Es seveke duhum. Es seveke duhum. Ben herhangi bir elmayı yiyorum. Yani tabii ki bunun çevresi yine ben elma yiyorum. Ama böyle herhangi bir elma, hani hangi elma olduğu belli değil. Bunun İngilizce karşılığı da I eat an apple dediğimizde orada yani herhangi bir, hangi elma olduğu belli değil. Yeşil elma mı, kırmızı elma mı, tatlı mı, ekşi mi, hiçbir şey belli değil. Bir belgesizlik var. Buradan neyi çıkarıyoruz? Bakın sev, elma kelimesi gördüğümüz gibi mor. Bunları da görmüştük değil mi? Bir şey mor olunca hemen dişil olduğu aklınıza gelecekti kelimenin. O zaman ne diyebiliriz? Dişil olan kelimeler için ya da şu e'leri benzetebilirsiniz. Şuradaki e'leri. Belgesizlik anlamını eki ile sağlıyorum. Eki ile sağlıyorum. Eğer nesnem erilse bunu nasıl yapacağım? Ezi hani bıkırım dersek ben evi alacağım. I will buy the house. Ben evi alacağım. O ev çok belli. Ancak ezi haniye ki bıkırım dersem o evin hangi ev olduğu belli değil. Ben bir ev alacağım ama hangi ev, nerede, büyük mü, küçük mü hiçbir şey belli değil. Bu belgesizliği şuradaki ekiyle sağlıyoruz. Bunun İngilizce karşılığına I will buy a house diyebiliriz. Şuradaki o anlamını, o belgesizlik anlamını veriyor. Tabii ki yine çağrışım yaptığı üzere ekler yekten geliyor ve bir anlamını veriyor. Yani tekillik anlamını veriyor. Peki nesnemiz çoğulsa nasıl yapacağız? Eğer belirtiliyse az önce gördük. Es sevaran da benim, ben arkadaşları görüyorum. Burada hem çoğul yaptık hem de nesneyi büküme uğrattık. I see friends diyorum. Ancak ben bazı arkadaşları görüyorum demem için yine bükümlü hali ve belgesizlik halini kullanmam gerekiyor. Es hevalnandı benim. Es hevalnandı benim. Artık buradaki bu ınan, I see some friends, buradaki some anlamını veriyor. Yani bazı arkadaşları görüyorum. O bazı anlamını veriyor. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eki, dişil ve tekil olanlar için kullanılıyor. Eki yine eril ve tekil olanlar için kullanılıyor. Inan ise çoğul olan durumlar için kullanılıyor. Şimdi bir de yine artık bizim klişemiz oldu. Bunların nereden geldiğine bakalım. Çok basit arkadaşlar. Ek, ın hep gördüğümüz şeyler.
Biri ek, yekten geliyor, tekillik veriyor. In, hından geliyor, çolluk veriyor. Bizim o ilk gördüğümüz V'den E geliyordu, V'den I geliyordu, Van'dan An geliyordu. Davanga bınafkir yani belirtili bükmekleri. Bunlar yan yana gelerek belgesiz bükmeklerini veriyor. Ek ve eke, dişil ve tekil için. Ek ve i, eki, eril ve tekil için. In ve an, ınan, bu da çoğulluk için arkadaşlar. Nihal jem derbasi hingariya xwe bibin vek herga. Virde pir sene hûn jî heta ji destê we were texmîn bikin bersivê û em bi hev dûre çêkin. Rengên şîn qastan nêrîtiyê dike. Rengên mor jî qastan mêtiyê dike. Kan bi hev dûre binêrin. Ez, kes, nabînim. Hevanu binêrin di vir de qartafên tewangê gava tune be, ez kes nabînim. Wate hinek kêm dimîne, wisa qels dimîne. Divêz biresera xwe bitewînim. Di vir de bireser şîn e ango, ev kes mêre. Ez qala mêrekî dikim. Nexwazê çawa bêjim bi tewangên nebinavkirê me dakirin. Tewanga nebinavkiriyan nêr çi bû? Ez kesekî nabînim. Arkadaşlar dedik ki ez kes nabînim, ben kimse görmüyorum ama ben kimseyi görmüyorum diyeceğim ve böyle kastettiğim kişi de herhangi biri, yani herhangi kimseyi görmüyorum. O yüzden ne yapıyorum? Bu arada maviyle belirttiklerim, örneğin bu kes hem dişi olabilir hem eril olabilir. Maviyle belirttiklerim eril. O yüzden de eril olan eki getiriyorum. Em derbasiya duyan bibin ev ligund ye. Eme divir de eme bitewînin. Eme çima bitewînin hevano kabin erin me gotu bu her tim pişta çek ditawe. Pişta çek ditawe. Heke kemasyen ve hebin teqaz li astayken binerin. Şuhe wanha xwecin nedirêjin û ev tiştên giringin. Heke hûn bixwazin zimanê xwe bi pêş bixin. Ew li gund ye. Heke vê derece nebînin. Heke ez bêjim ew li gund e ez zanim ev zaf tê bikaranîn. Lê hevano ê li gorî rêzman ev kêm e. Divê em tiştekî nû lê bikin. Tam binerin bersivçiye. Ez ew li gundekî ye. Ew li gundekî ye. Ez çi didim wateya li gundekî ama ew gund kîjan gund e em nizanin. Arkadaşlar burada yine ne demiştik? Edattan sonra mutlaka bükme uğruyordu. Ben bükme uğratacağım. Burada eril bir kelime görüyoruz. Mavi renkte belirtilmiş. Ev ligund, eğer ben ligundeki dersem o herhangi bir köyde. Daha doğrusu o bir köyde ama o köy herhangi bir köy. Karşıdaki bunu anlar, yani o köyün belirsiz olduğunu. Em derbasiya seyem bibin limalekemizin liser paldank rudnim. Limalekemizin liser paldank rudnim. Emi çi bikin paldank bitewînin. Ve emi tewanga nebinavkirî bitewînin. Şo ji rengê wî jî diyar e zayin davê em ê çi bêjin? Liser paldankekê rudnim. Min ev mînak ji ber vê da hevano maleke mezin vir de veqetan dike em vana ji bîr nakin. Vir de pişta çek tewya ye. Ji ber wî jî qartefa tewanga diye. Eke û eke li hevdû nexin. Evet arkadaşlar, burada bu örneği vermemin sebebi iki tür ek görüyoruz burada. Birincisi şurada vekatandek dediğimiz o tamlamalarda ilk kelimenin aldığı, hatta burada da vekatandek nebinafkiri, malekemazın, yani herhangi büyük bir evde, ama bakın bu tamlamada ilk kelime. Ne dedik? Büküm hali her zaman ikinci kelimede olur. Ve edatlardan sonra da kelimelerimiz, isimlerimiz büküme uğruyor. O yüzden liser haldan keke dediğimde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Büyük bir evde herhangi bir koltuğun üstünde oturuyorum. Bunları birbirine karıştırmıyoruz. Büküm ya tamlamalarda ikinci pozisyonda ya da edattan sonra geliyor ve geldiği başka durumlar var. Bunu da büküm konu derse çok ayrıntılı göreceğiz. Brahim'in dejmire kras bikre. Ev diyare ku bresere çi bikre kras bikre. Bersif heye. Le tiştek kême divire divên bresere bitewînin. Ji ber ku dema bê ye, dema bê de breser bitewe. Brahim'in dejmin re
Zayende krasê diyare nexwaz şawa bêjim krasekî bikire. Ronahî dike tiştek bixwîne. Dîsa divê bitewe pozisyona birêserê de dîsa. Ev jî dema bêyan nêzik e. Ronahî dike zayende pirtûkê diyar e. Pirtûkekê bixwîne. Me birêserê tamam dîsa. Zilamekî xemgîn ji welat vedigere. Em hîn bûn pişta çekişi ditewe, em ê divir dita wangal nebin afkirî bikarbînin. Xwe welat ew nêrî bersivê jî dizanin wek van beyanî. Ez ê bêjim çi zilamekî xemgîn ji welatekî vedigere. Min ev mînak çi ji bo vê da hevano zilamekî welatekî. Em du hep ekî dibînin lêl hevdû nexin. Zilamekî xemgîn divir de veqetan dike, ji welatekî divir de tawange. Arkadaşlar burada iki tane eki görüyoruz. Yine bir tanesi o zilamekî xemgîn üzgün bir adam ama burada ilk pozisyonda olduğu için veqetan dek almış. Burada ise edattan sonra geldiği için büküm eki almış. Ji welatekî vedigere. Bir ülkeden dönüyor. Üzgün bir adam bir ülkeden dönüyor, herhangi bir ülkeden. Burada yine belgesizlik var. Eğer bunlarla ilgili eksiğiniz varsa bu anlaşılır bir şey. Çünkü birçok kişinin zorlandığı bir konu bu. O yüzden kötü de hissetmeyin. Üstüne gidebilirsiniz, çok ayrıntılı işleyebilirsiniz. Ya da böyle kendi kendinize kodlayabilirsiniz. Benim hep söylediğim gibi işte ilk pozisyondaysa veqetan alır. İkinci pozisyondaysa da sondaysa tavan büküm haline alır. Ya da işte edattan sonraysa büküme uğrar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz bunları. Hevalin heca em hatin dawiya waneya xwe hêvî dikin waneyeke bi kêrhatî bû sûdewar bû heta waneyeke din xwe baş binêrin bi hêviya hevdîtine. Gelî hevalên hêja û xêratên fêrga Kurdî ev waneya duyem a asta duyem e. Vê waneyê de em ê hin gihanekên bingehîn bibînin. Gihanek çi bû pêşî em bersiva vê pirsê bidin. Gihanek hevalno hevokan an jî peyvan bi hevdûre girê dide. Yani em tiştên kin em bi saya gihanekan êdî dirêj dikin. Hevokên dirêj kompleks saz dikin. Di vê waneyê de em ê gihanekên demkî binêrin. Yani ji aliyê demê ve em ê bi hevdûre girê bidin. Arkadaşlar ikinci kurun ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde bazı temel bağlaçları öğreneceğiz yine. Bu bağlaçların görevi zamansal olarak bir mantık kurarak cümleleri birleştirmek. Birazcık özet verecek olursak arkadaşlar. Örneğin piştiku. Zaten bunu bağlaçlarda da edatlarda da görmüştük. Piş tek başına hem sırt demekti hem de sonra anlamını veriyordu. Sonra arka anlamını veriyordu. Eğer ben piştiku dersem artık konum olarak değil, zaman olarak sonra anlamını veriyorum. Bu İngilizce'deki after'a karşılık geliyor. Aynı şekilde very önce anlamını veriyor. Önce anlamını veriyor. Ben beriku dersem artık zamansal olarak önce anlamını vermiş oluyorum. Bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Demaku ise arkadaşlar, dem zaten zaman demekti. Aynı anda olan eylemleri birleştirmek için kullanıyoruz. Yani aynı anda oluyor. Biri önce, biri sonra değil. Bu da İngilizce'deki when'e karşılık geliyor. Hani biz Türkçe'de diyoruz ya, sen geldiğinde ben gidiyorum. O dığında, diğinde biraz bu anlamı veriyor. Niham derbasi waneya xwebibin. Pêşî piştîkûtê em li hevoka xwe binêrin. Ez ê biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Binêrin. Ya yekem çi ye? Çûna malê. Ya duyem çi ye? Xwarina şîvê. Ez ê niha waneka bi hevdûre girê bidim. Pêşî çûna malê çê dibe newsa? Ez ê bêjim piştî ku ez biçim, piştre çi çê dibe? Xwarina şîvê çê dibe? Ez ê şîvê bixwim. Pêşî diçim, piştre dixwim. Piştî ku ez biçim malê, ez ê şîvê bixwim. Ew kê binêrin bala xwe ji aliyê rêzimanê ve bidin, divir de ê tune ye. Divir de ê tune ye. Ji ber ku ev ne demeydi.
ev ne deme. Pişti ku ez biçim malê. Dur de ez dîsa referansek diyar dikim. Kîjan deme ez ê şîvê bixwim. Ev deme. Ji ber vê jî ez vir de dema bê bikartînim. Arkadaşlar piştiku dedik ki zamansal olarak sonra anlamını veriyor. İlk cümlenize bakalım. Eze biçim mali, ben eve gideceğim. Eze şive buhum, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Önce hangisi oluyor? 1 numaralı eylem eve gitme durumu oluyor. Daha sonra da 2 numaralı eylem olan yemek yeme durumu oluyor. Yani birden sonra 2 geliyor. Ben piştikuyu sonra anlamını ne zaman kullanacağım? Birden sonra kullanacağım. Bu yüzden ben bu cümleyi nasıl söylüyorum? Eve gittikten sonra yemek yiyeceğim. Peki bunun Kürtçe karşılığı ne? Piştiku ez biçim mali, ez şive buhum. Gramer olarak da inceleyelim. Arkadaşlar eve gittikten sonra burada bir zaman kavramı yok artık. O yüzden bakın eze, piştiku eze biçim demiyoruz. Buradaki gelecek zaman anlamını veren e'yi kullanmıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunu? Yemek yiyeceğim dediğimiz zaman o gelecek zaman ifadesini veriyoruz. Yani bu tam bir gelecek zaman cümlesi. Bu ise yine daha önce de çok defa gördüğümüz bu ile yapılan bir tip arkadaşlar. Ayrıntılı örneklere bakalım. Hevalu em binerin, limina kan binerin. Piştiku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Pêşî ez dixabitim newsa, pêşî dixabitim, piştre bêhna xwe vedim. Ev ya yekem e, ev ya duyem e. Piştî ya yekem, ez ya duyem çêdikim. Piştiku ez bixabitim, ez ê bêhna xwe vedim. Dîsa binêrin, divir de dem tune ye, divir de dema bê heye. Piştiku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Ev ya yekem e, çêkirina sparteka, ev ya duyem e, raketim. Piştî ya yekem ya duyem de. Ez ê çawa bêjim? Piştî ku ez sparteka xwe çêkim, ez ê rakevim. Dîsa divir de ê tune ye, ev hevoka dema bê ye, ev lêkereke her du jî lêkerên pêk hatîne bi pêşkiran çêdibin, van de bi dike tevano. Piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Ev ya yekem e, ev ya duyem e. Piştî vê ez ê ya duyem çêkim. Ango, piştî ku vîrusa koronayê xilas bibe, ez ê bigerim. Piştî ku ez te bigerim, ji malê derkeve. Ya yekem gerîne, ya duyem derketine. Piştî ku ez li te bigerim. Piştî ya yekem, ya duyem hat. Dîsa ev bibiye çêbûye, ev lêkereke bi pêşgirê çêbûye pêk hatiye û bi divir de ketiye. Derketin. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Ya yekem çi ye? Paqijkirin e. Birayê min pêşî paqij bike. Ya duyem çi ye? Qehwekî çêke. Ez çi dibêjim? Piştî ya yekem ya duyem tê. Piştî ku birayê min paqijî bike, ew ê ji min re qehweyekî çêke. Arkadaşlar gördüğünüz tüm cümleler piştiku, yani bu yapıldıktan sonra bu olacak gibi bir cümleler. Hepsinde dediğimiz gibi piştikuyla kullandığım, yani bu bağlaçla kullandığım cümlelerde bir zaman kavramı yok. O gelecek zaman kurmadım bunlarla ilgili. Hepsinde ikinci cümlede var. Hepsinde birinci eylemden sonra ikinci eylem gelecek. O yüzden birinci eylemden sonra ben o sonra ifadesini kullanıyorum. Örnek verecek olursak, piştiku ez bixabitim, ben çalıştıktan sonra ez ê bêhna xwe vedim, dinleneceğim, ben dinleneceğim. Piştiku ez sparteka xwe çêkim, ödevimi yaptıktan sonra ez ê rakevim, uyuyacağım. Piştiku vîrusa koronayê xilas bibe, koronavirüsü bittikten sonra ez ê bigerim, ben gezeceğim. Piştiku ez te bigerim, seni aradıktan sonra ji malê derkeve, evden çık. Bakın bu da bir emir cümlesi. Gördüğünüz gibi gelecek zaman olmak zorunda değil. Ama bildiğimiz bir kalıp olması lazım. Burada örneğin emir cümlesi var. Bunları da görmüştük. Nasıldı mesela? Emir cümlesi de b ile oluşan bir yapıydı. O yüzden örnek alarak oluşmuş. Fiillerde o b düşüyordu. Derkeve, burada artık b'yi görmüyoruz. Piştiku Brahim'in pakıcı bike, abim temizlik yaptıktan sonra ev cümle kahveye gidecek. O bana bir kahve yapacak. Yine burada gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Yine gelecek zaman da bu ile oluşan bir yapı, fiilimiz. O yüzden örnek aldığı için çekırın, kırından çekırın olduğu için buradaki bu düşmüş artık. Bunu ayrıntılı görmüştük, kırın ve çekırın değil mi? Her ikisi de yapmak demek oluyordu.
Ama kırın İngilizce'deki do'ya benziyor. Kırın ise İngilizce'deki make'e benziyor. Türkçe'de ikisini de yapmak diyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Kırında bir şeyi sıfırdan yapıyoruz, üretiyoruz gibi. Yani olmayan bir şeyi yapıyoruz gibi. Örneğin kahve. Kahve önce ortada yok. Bir emekle biz onu yapıyoruz. Kırın ise normal böyle spor yapmak gibi olan yapmak eylemi. Aralarında böyle bir fark var. Yani her ne kadar Türkçe çevirdiğimizde ikisi de yapmak olsa da iki fiilin mantığı birbirinden farklı. Tıpkı İngilizce'deki gibi. Nihal'cığım varım berikuye. Emdisal hemen hevokebinlerin. Eze biçim mali, eze şive buhum. Şia yekem çiye, eze biçim mali, çunda maliye. Ya duyem çiye, pıştas çıdıkım. Şiv duhum, eze şive buhum. Hekep pişti kubuya, mebgota pişti ku ez biçim mali, eze şive buhum. Mevederi femkir. Nihazi çi bejim? Eze berikuye bejim. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Beriku ez şive buhum, eze biçim mali. Eze kenge biçim mali, beriku şive buhum, eze biçim mali. Evet arkadaşlar, şimdi de bu Türkçe karşılığı önce anlamına gelen berikuyu görüyoruz. Dedik ki bu da İngilizce'deki before'a karşılık geliyor. Aynı cümleden devam edelim. Ben eve gideceğim, ben akşam yemeğini yiyeceğim. Şimdi önce dedik ki ben eve gittikten sonra akşam yemeğini yiyeceğim. Burada da diyeceğiz ki ben akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Tamamen ters mantık birbirine. Önceden ne oluyordu? Birden sonra kullanıyorduk, yani sonra anlamını vermek için. Şimdi ise ikiden önce olmasını bastıracağız. İkinci olaydan önce olmasını bastıracağız. Bunu neyle sağlayacağız? Beriku ile sağlayacağız. Beriku el şive buhum. Akşam yemeğini yemeden önce. Eze biçim mali. Ben eve gideceğim. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Burada zamansal bir kavramdan çok bir tip var. Burada ise gelecek zaman var. Akşam yemeğini yemeden önce eve gideceğim. Ne yaptık? İki tane farklı cümleyi zamansal mantığına göre birbiriyle birleştirdik. Daha uzun, kompleks bir cümle kurduk. Nihalci emli minakem berikuye binerin. Beriku deyam biçe suke evi biçe mala ciranan. Kabınerin. Peşi çıdık evde. Peşi çıdıke. Ben vebbinin. Peşi diçe mala ciranan. Pişracı diçe suke. Kabınerin. Beri biçe suke diçe mala ciranan. Emi çağ grebidin. Beriku deyamın biçe suke evi biçe mala ciranan. Disa cihe ku bıkhane geçettin demek diyar nakın. Ya hevoka diyem demek diyardike. Beriku ez razım. Divi ez vi kari bıkadinim. Beriku ez razım. Bey razına xwe. Divi ez vi kari bıkadinim. Beriku tu weri li min bigere. Tu hê nehatiyî. Lê beriku tu werî li min bigere. Hê hatina te çêne bûye, tu hê nehatiyî, li min bigere piştre ji tê werî. Ez bawer dikim me êdî ev der me fehm kir. Berî ku zivistan were, em ê hin amadehiyan bikin. Pêşî em amadehî dikin piştre zivistan têne wisa. Yani berî ku ev zivistan were, em ê hin amadehiyan bikin. Dîsa divir de tiştekî demkî tune divir de heye, dema bê heye. Hevoka din, berî ku ez te bixim, bicehme ji vir. Berî ku ez te bixim, hê mil te nexistiye. Berî ku ez te bixim, bicehme, yani here ji vir. Evet arkadaşlar, şimdi de o önce anlamına gelen örneklere devam ediyoruz. İlkinde olduğu gibi, piştikuda olduğu gibi burada da bağlaçla kullandığımız kısım bir zamansal ifade belirtmediği için burada o e'yi kullanmayacağız. Daha doğrusu gelecek zaman ifadesi belirtmiyor. O yüzden gelecek zaman cümlesi kurmayacağız bunlarla birlikte. İkinci cümleyle kuracağız. Örneklere bakalım. Beriku diyamın bitesuke, annem çarşıya gitmeden önce evi biçe mala ciranan, o komşuların evine gidecek. Önce komşulara gidiyor, sonra çarşıya gidiyor. Çarşıya gitmeden önce komşuların evine gidecek. Tam olarak bunu söyledim. İkiden önce olan olayı söyledim. Ve ikinci olaydan, yani çarşıya gitmesinden öncesini vurguladım Beriku ile. Beriku ez razım, divez vikari bikadinim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Yatmadan önce bu işi bitirmeliyim. Razan
örnek alarak oluşmuş bir türemiş fiil. O yüzden b'yi burada görmüyoruz. Burada ise normal the ve ile oluşan bir cümle var. Tıpkı az önce emir kipi olan cümle gibi. Beri kutuvaril min bigere, gelmeden önce beni ara. Şimdi bir gelmesi var, bir beni araması var. Benim istediğim ne? Öncesinden beni araması. Yani burada bir dediğim olay araması, iki dediğim olay gelmesi. İkiden önce diyeceğim yani. Gelmeden önce bunu vurguluyorum. Beri kutuvaril. Gelmeden önce limin bigere beni ara. Beri kuzivistan vere, emihin amadehiyan bakın. Kış gelmeden önce bazı hazırlıklar yapacağız. Kış gelmeden önce. Önce hazırlıkları yapıyoruz. Daha sonra kış geliyor. Birinci olay hazırlık, ikinci olay kışın gelmesi. Kış gelmeden önce, yani ikinci olay gelmeden önce bir olacak. Emihin amadeyan bakın. Beri kuazde bıkım bıcahmecvir. Seni dövmeden önce bıcahmecvir biraz idiom böyle yani defol buradan anlamına geliyor. Seni dövmeden önce defol buradan. Bunu söylüyorum. Yine seni dövmem örneğin bu cümlede sonra olacak bir şey. İkinci olay. O yüzden o ikinci olaydan önce defolması. O yüzden ne diyorum? İkiden önce yani seni dövmeden önce diyorum burada. Emwerin demakuye. Med astaya kem de evmişar diyeti bu men naha cardin lebnerin. Ligori mantığa demeye mübnerin. Ez te dibinim. Ez kev hoş dibim. Hevanu divan her du hevokan deci emin havaneka grebidin. Ledi her du hevokan deci ez naxwazim bine kîjan pêşî çêbûye kîjan piştre çêbûyê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim her du di heman demê de çêdibin. Dîtina min û kêfxweşiya min. Bi hev re çêdibin. Ji ber wî ez wek kîjan pêşî kîjan piştre wek vê nanêrim yani. Ez wek heman demê de çêdibin lê dinêrim û çawa dibêjim dema ku ez te dibînim ez kêfxweş dibim. Arkadaşlar bu demaku zaman anlamı aynı zamanda oluşma anlamı veriyordu ve birinci kurda bunu görmüştük. Biraz değinmiştik buna. Cümlelerimize bakalım. Este dibinim, ben seni görüyorum. Eske hoş dibim, ben mutlu oluyorum. Arkadaşlar bakın ben seni görüyorum. Ne oluyor burada? Nesne büküme uğruyor. Ne demiştik? Şimdiki zaman cümlesinde ya da geniş zaman cümlesinde ya da gelecek zaman cümlesinde nesne büküme uğrar demiştik. Bükümlü halde kullanılır. Burada da örneğini görüyoruz zaten. Şimdi zamansal olarak bakalım bu iki kavrama. Seni gördüğümde mutlu oluyorum. Tam olarak demek istediğim şey bu. Bunu nasıl birbirine bağlayıp tek cümle yapıyorum? Demaku ile yapıyorum. Demaku estedibinim, seni gördüğümde eski hoş dibim, mutlu oluyorum. Bunu gava ile de söyleyebiliriz. Bu da çok yaygın. Gava estedibinim, eski hoş dibim. Bu diğerlerine nazaran biraz daha Türkçe mantığa yakın yani. Nasıl şöyle ki burada belirtmek istediğim, altını çizmek istediğim şey hangisinin önce ya da sonrası olması değil. Altını çizmek istediğim şey o seni görünce mutlu olmam, aynı anda olmaları, mutluluğumun o seninle gelmesi. O yüzden burada hangisi önce hangisi sonrası diye bakmıyorum. Direkt seni gördüğümde mutlu oluyorum diyorum. Nahalci emminaken dema kuyabilirim. Dema biharte kulilk vedibin. Dıvırda yagrin boğumun kijan peşi, kijan paçin ne eve. Ve buna kulilkan bi bihar içeride eve. Şber veje dema kuye ve kredidim. U hevalname gotubuş bu dema kuye bi taybeti ev kuhnek opsiyonele medastayken de gotubu. Un hacı dibinin şoy. Kutneye. Und karim bejin dema kuyci, und karim bejin gavacı, und karim bejin demacı. Dema biharte kulilk vedibin. Mina kadın dema kuam verin cemhev emhev duhem bezbikin. Disa ya gring kijan peşi kijan piçrenle eve ya gring çiye ev du bu ya civak hevin ez binevi xezdikim. Şiber ez bit dema kuye ve kredidim her du hevokan. Dema ku ez din çeyan dinerim ez aciz dibim. Disa ya gring kijan peşi kijan piçrenle eve ya gring acizyamin u nerinaminan nuçeyan bi heman demişek be. Evet, şiber ez disa dema kuye bir kartinim. Dema ku ez dengê diya xwe dibîzim, ez pir kêfxweş dibim. Dîsa ya giring pêşî piştre ne eve, ya giring çiye kêfxweşiya min û işte bîstina dengê diya min e.
Ev bi heman şekli, heman demede çedin eve. Dema ku gundê min tê bîra min, girî dikeve qirka min. Dîsa ez naxwazim bêjim pêşî işte girî ket qirka min an jî pêşî gundê min hat bîra min. Ez vanika naxwazim bêjim. Ez dixwazim bêjim yani heman demede çedin ev tişt. Ne giringe kîjan pêşî kîjan pişre. Bu yer ji bo min giringin. Ji ber ez dîsa bi Demaku'ya ve girêdikim. Arkadaşlar şimdi Demaku ile ilgili olan cümlelere bakalım. Dema bahar te kulilk bedbin. Bahar geldiğinde çiçekler açar. Böyle söyleyebiliriz. Bunu dediğim gibi Türkçe motomot çevirebiliriz. Yani o dığında anlamını verdiği zaman kullanabiliriz Demaku'yu. Burada ku'nun olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu birinci kurda söylemiştik. Ku birçok yerde opsiyonel aslında. Demaku'da da hem dema diyebilirsiniz, hem demaku diyebilirsiniz, hem gava diyebilirsiniz. Hep aynı anlamı verecek. Demaku'm varın cem hev, em hevde hem bezbikin. Yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Bunu söylüyorum. Biz yan yana geldiğimizde birbirimize sarılacağız. Burada öncesi hangi olay, sonrası hangi olay önemli değil. Önemli olan o, yani hemen hemen aynı anda oluyorlar. Önemli olan bu. O yüzden önce ya da sonra diye altını çizmeme hiçbir şeyin gerek yok. Demaku ez nûçeyan dinerim, ez aciz dibim. Haberlere baktığımda aciz dibim nasıl çevirebiliriz? Sinirleniyorum gibi. Hem sıkılmak anlamı var hem sinirlenme anlamı var. Yine mantık olarak bakarsanız diyebilirsiniz ki ben önce haberlere bakıyorum sonra işte sinirleniyorum. Ama benim altını çizmek istediğim şey bu değil. Önemli değil. Burada vermek istediğim şey haberlere bakınca sinirli olmam. O yüzden Demaku ile bağlıyorum. Bunu böyle de çevirebilirsiniz. Demaku'nun kendinlerim yani haberlere baktığımda ya da haberlere baktığım zaman. Bu da direkt motomot çevresi oluyor zaten. Demaku ez dengi diyaho dibizim ez pırkev hoş dibim. Annemin sesini duyduğum zaman ya da annemin sesini duyduğumda çok mutlu oluyorum. Demaku gündemin tebiramın köyüm aklıma geldiğinde gri dike ve kırkamın. Boğazım düğümleniyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Gri dike ve kırkamın bu bir idiom deyim yani. Boğazım düğümleniyor. Buna benziyor anlam olarak. Yine benim için önemli olan işte önce köy mü aklıma geliyor, sonra mı boğazım düğümleniyor? Bu değil kesinlikle. Aynı anda olması. O yüzden bunları Demaku ile birbirine bağlıyorum. Em nihacı hindariye xwebnerin, hevanı dibe hindariyede eme bi du şeklan eme hevokên xwe saz bikin. Bi berî ku ye û bi piştî ku ye. Em binerin û jî pêçî bi xwe bifikirin. Ez ê sparteka xwe çêkim, îpûcekê piştre, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Em ê bi her du şeklan jî çêkin. Nihan bir yer bidin, ya yekem eve ne olsa Spartaka çekirina Spartakan, ya duyem çiye temaşekirina filmi. Nexwaz karim bêjim piştî yekem duyemtê, an jî berî duyem yekemtê. Em ê bi her du şeklan jî çêkin, em binêrin. Piştî ku ez Spartaka xwe çêkim, ez ê li fîlmekê temaşe bikim. Bereva jî vê hevokê çiyevalino nexwe wek mantık berî ku ez fîlmekî temaşe bikim, ez ê Spartaka xwe çêkim. Ne wisa? Berî ku ez fîlmekî temaşe bikim, ez ê Spartaka xwe çêkim. Niha bi heman şeklê em ê vê jî çêkin. Em ê bexdanûsan biçînin ya yekem û em ê wan bifroşin ya duyem. Piştî yekem duyemtê, berî duyem yekemtê. Nexwe em dikarin çawa bêjin? Piştî ku em bexdanûsan biçînin, em ê wan bifroşin. Piştî yekem duyem hat. Niha jî em ê bêjin berî em wan bifroşin, em ê biçînin. Berî ku em bexdanûsan bifroşin, em ê wan biçînin. Di hevoka din de jî havîn dibe, hewa zaf germ dibe. Ez naxwazim binê evkê xêz bikim pêşî havîn tê an piştre ez naxwazim binê vê xêz bikim. Ez dixwazim çi bêjim? Germbûna hewayê bi havînê çê dibe. Nexwazê çi bikim? Ez ê bi Demakuyê ve bi hev dûre girê bidim.
Dema ku havîn dibe, hewa zav germ dibe. Ancak skarim bêjim dema havîn dibe, hewa zav germ dibe. Ancak gava havîn dibe, hewa zav germ dibe. Hemen işte. Arkadaşlar bu cümleleri her iki yolla da birleştirdik örneklerde bugünkü alıştırmamızda. Bir de Türkçe olarak özet geçelim. Ez Spartika hoçekim. Ödevlerimi yapacağım. Birinci olay. Pış rezil filme kitemaşe bikim. Sonra bir film izleyeceğim. Şimdi birincisi ödev yapmak, ikincisi film izlemek. O zaman ben bunu nasıl söyleyebilirim? Ödevlerimi yaptıktan sonra film izleyeceğim ya da film izlemeden önce ödevlerimi yapacağım. Her iki şekilde de yaptık. Her iki şekilde de oluşturduk. Pıştık Spartika hoçekim ezeli filme kitemaşe bikim. Ödevimi yaptıktan sonra film izleyeceğim. Veliko ezeli filme kitemaşe bikim. Ezeli Spartika hoçekim. Bir film izlemeden önce ödevimi yapacağım. Aynı şekilde oluşturduk. Şimdi aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. Emi bağdansam biçinin maydanozları biçeceğiz, biçmek. O emi van bufroşun ve onları satacağız. Şimdi önce maydanozları biçiyoruz. Daha sonra da onları satıyoruz. Birincisi biçmek, ikincisi satmak. Birden sonra iki geliyor. İkiden önce biri geliyor. Şimdi bunu cümleye döküyoruz artık. Piştikan bağlansam biçinin maydanozları biçtikten sonra emivan bufroşun onları satacağız. Berikuan bağlansam bufroşun maydanozları satmadan önce emivan biçinin onları biçeceğiz demiş oluruz. Son örneğimiz havin gemdibe, havin dibe, hava zav gemdibe. Yaz oluyor, hava çok sıcak oluyor. Şimdi burada benim için yani anlam olarak ben şeyi söylemem değil mi yani? Önce yaz gelecek, sonra hava ısınacak. Benim için önemli olan bu değil. Benim burada altını çizdiğim şey havanın ısınmasının yaz ile birlikte olması, yazın gelmesiyle olması. O yüzden veriku ya da piştiku demiyorum. Ne diyorum? İşte yaz geldiğinde havalar ısınıyor ya da yaz geldiği zaman havalar ısınır. Bunu söylüyorum. Demaku havin dibe, hava zav gemdibe. Hava çok ısınıyor. Heli hevalin heja em hatin dawiya waneya xwe ev wane hinek wane ki usa hurgulî bu em êdê me tiştên bingehîn me çareser kirin niha jî em hurguliyan dinêrin hevokên dirêj em saz dikin hêvî dikim sûdewar bu. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik ve bu dersimizde böyle biraz uzun cümleler kurmayı öğrendik. Yani çok gramer gibi değildi de biraz ayrıntıya inmek gibiydi. İkinci kurun getirdiği bir şey olarak, bir getiri olarak. Bir dahaki dersimiz yine haftaya Perşembe günü olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer bunlarda sıkıntı çekiyorsanız, örneğin gelecek zamanda ya da şimdiki zamanda, geniş zamanda bunlarla ilgili çok ayrıntılı derslere zaten birinci kur derslerinden ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. İyi günler arkadaşlar. Hêdî hevalên hêja û xêratin fêrgeha Kurdî, îro mijara me divêtî û divêtiye, me di astayekêm de divêtiyê bi berfirehî dîtibû lê ev her du zav tên tevlihev kirin. Ji hêla watê jî ji hêla rastnivîsê jî. Em bala xwe bidin rastnivîsa wa. Hinek tên tevlihev kirin ji ber wê jî min xwast em bi hev du rehîn bibin. Arkadaşlar 3. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde divêti ve dibêti kavramlarını işleyeceğiz. Divêti tanıdık gelecek çünkü birinci kurda ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Zorunluluk kipi olduğunu öğrenmiştik. Ancak bu iki kavram hem yazılış olarak hem de anlam olarak biraz karıştırılıyor. O yüzden ikisini birlikte öğrenelim istedim. Divêti dediğimiz gibi zorunluluk kipi, dibêti ise arkadaşlar biraz olabilite, ihtimal belirtiyor bize. Şimdi kullanımlarına bakalım. Em derbasî waneya xwe bibin. Pêşî em hinek divê dubare bikin. Em mînakek bidin, divê ez biçim. Çi tê fêm kirin? Gavaz bêjim divê ez biçim, diyar ku ez mecbûrim ku biçim. Ez hekez niçim tiştekî xirab bê çêbe. Divê ez biçim. Pêşî divê tê, piştre kirde tê ji bo hevoka me ez û piştre jî pêveber tê. Biçim. Ev êdî di hevokê de bu pêveber. Ev lêkera çûnê çawa tê kişandin? Bi heye ji bo erenî, ne heye bo neyni, rayeka dema niha heye çe,
Bu kartafa kesanehiye vakminak ve ez biçim bu ligori ezihatiye kışandın. Hevano benim bir avha me çi got bu hemu dem u raweyen ku biye çedbin em çawa neyni ava bidestixin gavam biye ratkin cevide netinin ev dibe neyni ev dema beyde ji wusaye diveti de wusaye ferman de wusaye gavaz bejim biçe ev dibe ferman neyni avi çawaya disaz biye ratkin dibejim netçe her tim bi diçe neti dibe neyni em lekera yeken binerin çun lekereke ku zaf de bikaranın kokavi teneçeye dive ez biçim dive tu biçi dive ew biçe dive em hun ew biçin ligori kesan ligori kirdeyê qartafên kesanetê hevano wekî cihê divê her tim aniye kirde xeruye lêker ligorî kirdeyê tê kişandin em li lêkereke din binêrin xwarin kokawî tenê xwe ye em ê neyînî bikin vê lêkerê em ê çawa bêjin divê ez nexwim divê ez nexwim divê tu nexwî divê ew nexwe divê em nexwin divê hûn nexwin divê ew nexwin tenê birabû cêwî de nehat ew qas em li lêkereke pêkhatê binêrin rabûn ji bûnê bûye rabûn diyarek bu pêşkirê çêbûye di waneya borî de jî me dubare kiribû heke lêkerek bu pêşkirek çêbe ew bi naye bikaranîn ew bi êdî dikeve lê ne tê bikaranîn em mînakan binêrin divê ez rabim divê tu rabî binêrin di navber de rabibim em nabêjin rabim divê tu rabî divê ew rabe divê em hûn ew rabin hekez bixwazim neyînî bikim divê ez diyar bikim ku ew lêker neyînî ye ez ê çi bikim ez ê neyê tênim bînim navbera ra û bêyê ra û koka demaniha divê ez ranebim divê tu ranebî divê ew ranebe divê em hûn ew ranebin ew qas qediye divê tê ew qas bu arkadaşlar divê'yi zaten birinci kurda ayrıntılı görmüştük birazcık da özet geçelim burada kullanım olarak dedik ki zorunluluk gibi örneğin gitmeliyim, gitmemeliyim, yemeliyim, yememeliyim. Bunu ifade ederken kullanıyoruz. Başta her zaman divê'yi kullanıyoruz. Divê, tuttuk bunu. Sonra kirde yani öznemiz geliyor. Örneğin ben için ez, divê ez. Sonra da yüklemimiz gelecek. Örneğin çün gitmek fiili için divê ez biçim ben gitmeliyim oldu. Peki bu biçim, yüklemim nasıl oluyor? Hani fiilim hangi şekilde kullanılıyor, çekimleniyor? Divêti için bu geliyor başa. Eğer olumsuz yapacaksam b'yi atıyorum yerine ne getiriyorum? Şimdiki zaman kökünü yine kullanıyorum. Ez için kişi eklini kullanıyorum. Yani benim öznem için gelen kişi eklerini kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bunun altını çokça çizmiştik. Sadece divêti de değil. B ile ilgili olan bir sürü biz kip de gördük, zaman da gördük. Bunların hepsinde olumsuz yaparken b'yi atıp yerine ne getiriyorduk? Örneğin emir kipinde böyleydi, gelecek zamanda böyleydi ya da yakın gelecek zaman mesela ez dikim biçim gitmek üzereyim. Orada b'yi gördüğümüz her zaman b'yi atıp yerine ne getirerek olumsuz yapabiliriz cümlemizi. Şimdi fiil örneklerimize bakalım. Çun çokça kullanılan bir fiil. Kökü sadece ç, şimdiki zaman kökü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdiki zaman kökünü bir sürü yerde kullanıyoruz. Yani sadece şimdiki zamanda değil. Bunu da çokça belirttik. O yüzden bunu şu aşamada, ikinci kurda ezberlemeniz önemli. Zaten sıra sıra vermiştik. Çok kullanılanları liste şeklinde verdik. Onları mutlaka ezberleyin. Eğer onlara ulaşmak istiyorsanız da birinci kurun şimdiki zamanla ilgili 3 ayrı dersi vardı. Onlara bakabilirsiniz. Orada liste şeklinde var. Şimdi örneğimize bakalım. Divê ez biçim, ben gitmeliyim. Artık sadece özneye göre çekimleyeceğim fiilimi. Bu ve şimdiki zaman kökü aynı kalıyor. Özneye göre kartafa kesane çeşitli işte kişi eklerini getireceğim. Divê ez biçim, divê tu biçî, divê ew biçe, divê em hûn ew biçin. Başka birçok kullanılan fiil, xwarin yemek yemek fiili. Bunun şimdiki zaman kökü sadece xwe. Şimdi burada olumsuz yapacağız. Ne yapıyoruz? Sadece b'yi atıp yerine ne getiriyoruz? Yine rayka demaniha yani şimdiki zaman kökü kartafa kesane kişi eki aynı kalıyor. Divê ez nexwim,
ben yememeliyim oldu. Şimdi bunu bütün öznelere göre çekimleyelim. Bütün zamirlere göre. Dve tu nahui, dve ev nahue, dve emhun ev nahun. Zaten çoğullar için olan kişi ekimiz aynıydı. In'dı sadece. In ve neydi? Şimdi de örnekle oluşmuş bir türemiş fiile bakacağız. Rabun fiili. Bu arkadaşlar bun olmak fiilinin başına ra örnekli gelmiş ve rabun uyanmak fiili olmuş. Örnek alarak oluşmuş fiillerde ne dedik? Bu düşer dedik arkadaşlar. Olumsuzunda değil ama olumlusunda b'yi kullanmıyoruz yani. Ve ez rabım, ben uyanmalıyım dedik burada. Bakın bım değil. Ve ez rabım demiyoruz. Ve ez rabım diyoruz sadece. Ve tu rabi, sen uyanmalısın. Ve ev rabe, o uyanmalı. Ve emhun ev rabın, biz uyanmalıyız. Siz uyanmalısınız, onlar uyanmalılar. Arkadaşlar olumsuzluğunu belirtirken neyi kullanmak zorundayız? Yoksa onun olumsuz olduğunu anlayamayız. Ama neyi yine nerede kullanıyoruz? Örnek ve şimdiki zaman kökünün arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü hep tekrar ettiğimiz bir şey var. Türkçe'de her zaman önemli olan asıl fiil. Burada da asıl fiilimiz bun olduğu için, onun da kökü B olduğu için B'nin önüne getiriyorum ben ekimi. Her zaman asıl fiilin önüne gelerekler arkadaşlar. O yüzden olumsuz yapacaksam nasıl söyleyeceğim bunu? Dve es ranebim. Dve tu ranebi. Dve ev ranebe. Dve emhun ev ranebin. Bu dvet yani zorunluluk kipinin özeti bu şekildeydi. Nihacem derbasi dibe kuyabilirim. Çoğuk vate dışbeçi dışbe belki ya Türkiye Kurdi de jihiye belki. Yani ne teni Türkiye. Dibe ku belki un karın her bir yancı bir karbinin. Em li hevok ebilirim. Dibe ku ez biçim amedi. Dibe ku ez biçim amedi. Em çi fehm dikin jibir? Dibe ku ez biçim amedi li dibe ku ez ne çimji. Yani ne tekaze. Ne sersadi sad. Ez biçim amedi. Tişteki uzatınaya. Teni ihtimal heyet burada. Dibe ku ez biçim. Dibe ku ez ne çim. Çava çedbe binerin. Dibe ku disa serideye. Disa kırda hatiye. Lekera meheye. Leker jitçiye pekti disa ne. Disa rayka demanha. Disa kartafa kesene. Aynıye. Eşkur femdikim. Ne dveyedi. Dibe ku ez. Dibe ku femdikim. Kudu burada ihtimal heye. Hevano. Dibe tena seri xo dibe lekere jî ço ji vir tê lekera bûne tê ji lekera bûne tê ew kartefa demanha bê koka demanha jî ji bo keseseyem kartefa kesaneyê dibe kabinên çawa pêkdî gava kesek ji were bêje wek mînak em qavekî vexwin dikarin bêjin erê dibe dîsa wek ew kekê burde. Yani ne tekaziyek ev. Arkadaşlar şimdi Dibeku'yu inceleyelim. Dibeku dedik ki bu olabilir anlamını veriyor. Bilmek anlamını veriyor biraz. Ve belki, Türkçesi belki, Kürtçe'de de çok fazla belki kullanılıyor. İkisini de kullanabilirsiniz. Şimdi cümlemize bakalım. Dibeku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Ahmet'e gidebilirim. Ya da belki Ahmet'e giderim. Bu, yani anlam olarak ikisi aynı şey. İkisinde de ihtimal var. %100 değil. Ben Ahmet'e gitmeliyim gibi değil bu. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Burada sadece bir ihtimali konuşuyoruz. Nasıl oluşuyor? Dve'ye çok benziyor arkadaşlar. Dibeku geliyor dve'nin yerine. İhtimal belirtiyor bize. Öznemiz geliyor burada. Bu örnek için ez. Fiilimiz geliyor. Cümledeki yüklemimiz yani. Peki yüklem nasıl oluşuyor? Tıpkı dve'deki gibi. Olumlu için bu, olumsuz için ne? Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar öznemize göre. Bir de arkadaşlar dibeku dedik ki bu bir olabilite veriyor değil mi? Olabilite olmak fiili. Buradan aklınıza kalsın. Bun olmak fiiliydi. Bunun şimdiki zamanda üçüncü kişiye göre çekimlenmesi dibe. Ben dibe dediğim zaman olabilir anlamını veriyorum. Örneğin biri size bir şey teklif ettiğinde dibe ederseniz olabilir. Bu anlama geliyor. Aslında dibeku da biraz buradan geliyor. Yani o olabiliteyi veriyor bize. Bunun şimdiki zaman kökünün B olduğunu söyledik. D şimdiki zaman eki. Ise üçüncü kişiye göre kişi eki. Arkadaşlar
Bunu belki ile oluşturacak olursak bu cümleyi, belki ez biçim amedi. Bunu her durumda ikisi yerine kullanabilirsiniz. Şimdi örneklerimize bakalım. Nahalcem miyake xwebinirin. İro hava bi awre dibe ku baran bibare. Em havayı dinlerim. Dibecin İro bi awre. Dibe ku bibare le dibe ku ne bareci. Ne teqaze, ne sadisa de. Dibe ku azmin hesam bibe. Ama dibe ku ne beci. Disa ne sadisa de. Tev ihtimale. Und karın cihe dibe kuya da belki eci bikarbinin vaktidir de belki em ve havine biçim veled. Belki em ne çinci. Dibe ku em ne çinci. Tevci çedbin. Disa hamiyan da ihtimal ne var no. Dibe ku az carek edin tabi benim. Le dibe ku ne benimci. Kabın erin dır da için neyin ye. Dibe ku em ne çin meyvandari. Le dibe ku biçinci. Yoksa dibe ku biçinci. Gori evi hat yakışandın. Karimin zahfe. Dibe ku ez dereng verim mali. Disa ne sersa disa de. Belki dibe ku zu verim. Yani karimin heki bıkada ez zu verim. Ne sersa disa de. Arkadaşlar burada belki ve dibe ku ile ilgili örnekleri görüyoruz. Şimdi tek tek bir bakalım. İro hava bi avre. Dibe ku baran bibare. Bugün hava bulutlu. Yağmur yağabilir. Ya da belki yağmur yağar. İkisi de anlam olarak aynı. Ben havaya bakıp yağmurun yağma olasılığının yüksek olduğunu biliyorum ama hala bir ihtimal. Ben hala yağmurun yağdığını görmüyorum. Belki diyorum, belki yağar ama belki de yağmaz. Yani %100 bir kesinlik yok. Dibe azmin hesam bibe. Sınav kolay olabilir. Kolay olabilir de ama olmayabilir de. Bu bir sadece öngörü, bu bir kesinlik değil. O yüzden dibe kullanıyorum. Bunun yerine belki de kullanabilirsiniz. Belki azmin hesam bibe. Böyle de diyebilirsiniz. Belki ve havine biçim veled. Bu yaz memlekete gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de. Yine sadece bir ihtimal. Dibe ez carek edin de ne binim. Belki seni bir daha görmem. Yine bu sadece bir ihtimal. Ve burada olumsuz halini görüyoruz. Ditin, görmek fiilinin şimdiki zaman kökü bin. Arkadaşlar bu bin olacak şapkalı. Ne binim. Bin şimdiki zaman kökü. Olumsuz yaptık, ne getirdik başına? Ise kişi eki ez için. Dibe ku ev ne çin meyvandariye. Onlar meyvan misafirdi. Meyvandari misafirlik oldu artık. Onlar misafirliğe gitmeyebilir ya da belki onlar misafirliğe gitmezler belki de kullanırsam. Ama gidebilir de yine hep ihtimal var burada. Karimin zahfe, işim çok. Dibe ku ez dereng verim mali. Eve geç gelebilirim ya da belki kullanacaksam belki ez dereng verim mali. Belki eve geç gelirim. Yine hepsinde ihtimal var. Hem de metn ekibinlerin ha ev metna himkereye çünkü burada rupeleji dibinin karin lejbinlerin divre duke sene felatu sinem eminaha bıkarana dibe ku belki ebinlerin hevalno peşem binerin felat beje sinem tepiş dizaninge hiç çibiki vakit tuji dizani ezebibim parezer eze sağla peşin staçe bikim dibe ku ez pişti ve dest bir lisansa bilind bikim. Tüye çibiki kabnerin. Dibe ku ez pişti ve dest bir lisansa bilind bikim. Le dibe ku ne kimci. Ne sersa disa der. İhtimal edifirde. Ez kari rojname geriye bikim. Dibe ku ez televizyon ekide bixabitim. Disam dibe ku yedibinin. Le dibe ku ez ne xabitim. Ev ne teqaziye. İhtimal heyci. Ez duxwazim ji bo televizyona nûçeghaniye bikim. Xwestek kiye, li gorî wî xwestekî ihtimalek kiye ji bo felatê. Tu yê li Îstanbolê bimînî? Nizanim, dibe ku ez biçim Amedê. Çixwe ev nizanim hinek îpucu jî dide me. Nizanim, dibe ku biçim, dibe ku ne çimcî, ne diyare, yani ihtimalê ji bo me. Belki ez jî li Amedê bixebitim. Kabinêrin. Belki ez jî li Amedê bixebitim. Belki nexebitim jî. Belki nexebitim jî, tenê ihtimale. Felatçı dibece başı. Arkadaşlar burada Hinter'den aldığım bir metin var. Sayfa sayısı 55. 2. kurun 55. sayfası. Siz de bakabilirsiniz isterseniz. Burada dibe ku ve belki'nin kullanıldığı cümleler var. Şimdi hep birlikte biraz bakalım. Sinem pişti zanige çipiki. Diyor ki bu tipik bir gelecek zaman cümlesi. Üniversiteden sonra ne yapacaksın diyor. Bakın yine bu ile oluşmuş. Gelecek zaman çünkü. Vakit tuji dizani ezebibim parezer. Senin de bildiğin gibi
Bakın bu bir kalıp, bunu ezberleyebilirsiniz. Vakit tu jidizani, senin de bildiğin gibi, senin de bildiğin üzere. Ez ê bibim parêzer. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. Ben avukat olacağım. Ez ê sala pêşin staj bikim. İlk sene sala pêşin staj yapacakmış. Dibe ku ez piştî wê dest bi lisansa bilind bikim. Belki ondan sonra piştî wê lisansa bilind, yüksek lisans arkadaşlar. Yüksek lisans yaparım. Ha, diyor ki ondan sonra yüksek lisans yapabilirim diyor. Yine bir ihtimalden bahsediyor. Bir kesinlik yok. Arkadaşlar yüksek lisans yapmalıyım deseydi Sinem, nasıl söyleyecekti bunu? Sadece dibe kuyu kaldırıp yerine dive getireceğiz. Dive ez piştî dest bir lisansa bilind bikim. Ondan sonra yüksek lisansa başlamak zorundayım demiş oldu burada. Diye çibiki sen ne yapacaksın? Ez ê karî rojnamegeriye bikim. Ben gazetecilik yapacağım. Dibe ku ez di televizyonekî bixebitim. Dibe ku ez di televizyonekî bixebitim. Diyor ki bir televizyonda çalışabilirim. Çalışabilirim. Ez dixwazim ji bo televizyonan nûçegihaniyê bikim. Ben televizyonlar için muhabirlik yapmak istiyorum diyor. Bakın burada bir isteği var ve ona göre bir ihtimalden bahsediyor. Bu isteği doğrultusunda. Tüyeli İstanbul mini. Yine bir gelecek zaman cümlesi görüyoruz. İstanbul'da mı kalacaksın? Bu man fiilinin şimdiki zaman kökü sadece mindi. Bimini, tuye bimini. Gelecek zaman cümlesi kurduk. Nızanım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size bir şey hatırlatayım. Birinci kurda bunu görmüştük. Normalde geniş zaman ve şimdiki zaman yani kullanılan yerlerde ez dişim gidiyorum, ez naçım gitmiyorum. Hep nail olumsuzluk yapıyorduk. Sadece iki fiil vardı nı ile olan. Bunlardan biri zanim yani bilmek fiiliydi. Örneğin bunun olumlusu zanım, olumsuzu nizanım. Diğeri ise karin yani yapabilmek fiiliydi. Dıkarım yapabilirim, nıkarım yapamam. Onda bir bilgisini verelim. Dibe ku ez biçim Ahmet'e. Ahmet'e gidebilirim. Eğer zorunluluk olsaydı yine burada nasıl diyecektik? Dive ez biçim Ahmet'e. O diveden ben anlayacaktım ki ben Ahmet'e gitmeliyim, gitmek zorundayım. Bir zorunluluk var orada. Belki ez jili Ahmet'e bixebitim. Belki ben de Ahmet'te çalışırım. Başe. Peki iyi diyor. Dive an dibe ku nihami her can benim bahevdu. Em du hab minaken wek hev binêrin. Divê ez biçim zanîngehê. Dibe ku ez biçim zanîngehê. Li her du minakan binêrin. Cuda hiç ye. Divê ez biçim, dibe ku ez biçim. Divê ez biçim zanîngehê de ser sedî sed teqeziyek heye. Teqez divê ez biçim yani ihtimali gidin bo min tune ye. Divê teqez ez biçim. Dibe ku ye de ya hevoka biyen de dibe ku ez biçim zanîngehê burada ihtimal heye. Dibe ku biçim, dibe ku ne çimşi. Ne teqezi tune edilirdi. Arkadaşlar şimdi ikisinin yan yana olduğu aynı cümleyi görüyoruz. Biri dive ile oluşturulmuş, biri dibe ku ile. Karşılaştıralım. Dive ez biçim zanîngehê, üniversiteye gitmeliyim. Dibe ku ez biçim zanîngehê, üniversiteye gidebilirim. Dive ve dibe ku bu tek cümlenin anlamını değiştiriyor. İki anlam veriyor bize. Dive ile kullandığım cümlede kesinlik var. Takas kesin demek ya bir kesinlik var. %100 var. Dibe ez biçim kesin gitmeliyim. Dibe ku ikinci cümlede dibe ku ez biçim zanîngehê yani üniversiteye gidebilirim ama gitmeyebilirim de bir ihtimal var. İhtimal ekeydi burada. Yani %50 ihtimal gidebilirim de gitmeyebilirim de. İkisinin yazılışına da bakın arkadaşlar. Dibe şapkalı dibe ku şapkasız Yani ikisi çok karıştırılıyor. Dibe ku yazan çok var ama dibe ku bu dibe Bu da dive yani biri şapkalı biri şapkasız. Yazılışını birbirine karıştırmayın o yüzden. Bir de dive ku diyen var. Mesela ku'yu dive ile birleştiren var. Yok arkadaşlar. Dive tek başına, dibe ku birlikte. Yani yazılış olarak, doğru yazmak olarak buna dikkat edin. Anlam olarak da dediğim gibi dive'de kesinlik var. Dibe ku'da bir ihtimal var. Nihacem derbasi hindariya xwe bibin. Virde hevok hene em li gorî kevanekê vaneka biguherînin. Serê min diêşe ez ê biçim nexweşxaneyê. Em ê vê hevokê bi divêtiyê dîsa saz bikin. Serê min diêşe tamam. Nihazê divê bikarbîne. Divê dihat serê.
Ve ez biçim nexweşxaneyê. Arkadaşlar Serem'in değişe başım ağrıyor. Diyeceğiz ki işte hastaneye gideceğim diyor. Bunu divet yani zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Ne diyeceğiz? Başım ağrıyor. Hastaneye gitmek zorundayım. Serem'in değişe tamam başım ağrıyor. Şimdi hastaneye gitmek zorundayım. Zorunda anlamını vermek için dive başa geliyor. Ben için ezi kullanıyorum. Fiilimi kullanıyorum. Biçim yine bu ile oluşturdum. Şurada gelecek zaman cümlesi ama bu gelecek zaman cümlesi değil. O yüzden kullanmayın burada. Ve ez biçim nexweşxaneyê. Hastaneye gitmek zorundayım. Bir de arkadaşlar kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Kürtçe'de bazen nesnenin sona geldiğini görüyorsunuz. Bunun üstüne belki ileride ayrı bir ders yaparız. Bu çok böyle kitaplarda yer almayan bir kural. Şöyle söyleyeyim. Pozisyon olarak yer değiştirdiğimiz fiillerde genelde o dolaylı tümleç, Türkçedeki dolaylı tümleçe karşılık gelen kavram sona gidiyor. Örneğin çun gitmek fiili. Hatin gelmek fiili. Bakın bir yerden bir yere geliyoruz. Pozisyon değiştiriyoruz. Es hatin mali. O yüzden o mali sona gidiyor. Ya da ketin düşmek fiili. Es ketim erdi. Ben yere düştüm. Pozisyon değiştirdiğimiz fiillerde o dolaylı tümleç hep sona gidiyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yani kitaplarda bulmayacağınız bir özellik. Aklınızda olsun eğer hani bazen derseniz niye ezi, şive, buhum ben yemek yiyeceğim dediğimizde yemek niye sonda değil de eze biçim male dediğimizde male niye sonda? Bu yüzden arkadaşlar eğer bir fiil hareket belirtiyorsa, pozisyon değiştiriyorsa bunlarda dolaylı tümleç kavramına gelen o aslında biz bunlara da nesne diyoruz. En arkaya gidiyor, cümlenin sonuna gidiyor. Ceyran Tüne'ye elektrikler yok. Dibecin hatta var için naye. Akşama kadar işte gelmeyeceğini söylüyorlar. Ama ve hevoki bir dibe kuyu çekinç. Berko cuvateci diyarı dibecin hatta var için naye ile takaz nizanı tenevulsa dibecin. Burada bir aslında bunun cümleden bunun bir ihtimal olduğunu zaten anlıyoruz. Akşama kadar gelmeyeceğini söylüyorlar ama bu kesinlik değil. Akşama kadar gelmeyecek demiyorlar yani. Yani orada bir ihtimal var sadece. Bunu dibeku ile oluşturacağız. Emiçava beşin ceyran tuneye dibeku hatta evareji neyi? Elektrikler yok. Belki akşama kadar da gelmeyecek. Gazete dikin verevederi. Gazete dikin verevederi. Seni çağırıyorlar. Buraya gel. Şimdi bunu dvetiyle oluşturacağız. Zorunluluk kipiyle oluşturacağız. Parantezin içinde verilen kavram kip. Nasıl söyleyeceğiz bunu? Gazetedeyken seni çağırıyorlar duruyor. Karşımızdakine sesleniyoruz ikinci kişiye. Bunu nasıl söyleyebiliriz? Gazetedeyken dvetuveri vederi. Emir kipinde ne yapıyoruz? Vere. Bu artık gel demek oluyor. Ama dvetide nasıl söyleyeceğiz bunu? To worry. Her ne kadar emir verirken to söylememize gerek yoksa da dvetide bu var. Hevale min dixwazin hînî Kurdî bibin. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyorlar. Ew difikrin ku biçin enstitüya Kurdî. Onlar Kürt enstitüsüne gitmeyi düşünüyorlar. Şimdi zaten düşünüyorlar. Buradan aslında bir kesinlik olmadığını anlıyoruz. Em fem dikin ku divire taqazîtune ihtimaleke. Nexwe me çawa bêjin hattê vederi bi heman şekli dimîne yadın deme edi şu diyar emi dibe kuyu bikarbinin. Hevale min dixwazin hînî Kurdî bibin. Dibeku ev bütün enstitüya Kurdî. Zaten burada düşünüyorlardan onun ihtimal olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarım Kürtçe öğrenmek istiyor. Onlar Kürt enstitüsüne gidebilirler. Yani, ya da şey edebiliriz. Belki ev bütün enstitüya Kurdî. Belki Kürt enstitüsüne giderler. Bu şekilde de kullanabiliriz. Gele valin heja em hatin davya vaneye xwe waneye ke xweç bu yani di jiyana rojane de ev mücazat tê bikarin û zav derdike ve pêşame ji ber wê jî mixwastem hev du her duyan rûbirû bikin û hîn bibin. Hatta waneyeke din xwe baş binerin bi xatirê we. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu kolay bir dersti. Zaten yarısını daha önceki burada görmüştük. Ancak dediğim gibi bunu ayrı olarak ders gibi işlememizin nedeni ikisinin çok fazla karıştırılıyor olması ve günlük hayatta çok fazla kullanılıyor olması. Umarım siz de artık ikisinin ayırdığına varabilirsiniz. Farkını öğrenmişsinizdir. Bir dahaki dersimize kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.
Gelê hevalên hêja û xêratên Fêrga Kurdî îro micara me cinavka vegerok xwe ye. Ez bawer dikim ku hûn ji wisa difikirin ev xwe zaf tê bikaranîn. Di vê wanê de em ê hînî bikaranîna